Arkadaşlar merhaba. Udemy benzeri bir eğitim platformu yapmaya çalıştım. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Onun dışında zaten kanalıma bakacak olursan şu an ekranda da görmüş olduğu gibi Netflix klon, e-ticaret sitesi, Twitch klon, işte bunun tarzında videolar olduğunu görebilirsin. Aşağı tarafa yorumlar bölümüne eğer başka istediğin bir proje varsa onları da yazabilirsin. Fırsat buldukça bu tarzda projeler geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi eğer hazırsan birlikte projemize bakalım, inceleyelim neler yapmışız ve daha sonra da projemizi oluşturmaya başlayalım. Evet, şimdi birlikte projemize bakalım. Şu şekilde bastığım zaman dashboard bölümünde iki tane kursumun olduğunu görüyorum. Kurslarımdan bir tanesinin bir kurs ve in progress olduğu şekilde görüyorum. Pardon, birisi completed şeklinde olduğunu görüyorum. Completed olan kursum bu. Şöyle üzerine gelip tıklayacağım. Şu an burada videolarım çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken şu şekilde çalışmıyor. Göstereyim. Videolarımın süresi dolmuş sanırım. O yüzden dolayı çalışmıyor. Birazcık az bir süresi var. Şimdi çalışan videoya da yine aynı şekilde zaten göstereceğim. Aşağı doğru indiğimde Mark Not Completed bölümüne tıkladığım zaman buranın görmüş olduğumuz gibi %50 ya da tekrar yeniden bastığım zaman %100 şekilde olduğunu görebiliyoruz. Yani ben kurslarımı takip edebilmek için, nerede kaldığımı takip edebilmek için buradaki bu butonu kullanabiliyorum. Onun dışında tekrar gelelim, başka nelerimiz var buna bakalım. Şimdi Browse bölümüne geldiğimizde burada şöyle bir tane daha kursum var mesela ve ben bu kursu şu an satın almadığım için intro bölümündeki videoyu rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Part 1 bölümüne geldiğim zaman bu bölümü izleyemiyoruz çünkü biz bu bölüme para vermedik. Bunun için sell butonuna basarak Stripe ile birlikte satın alma işlemini yapabiliyoruz. Şimdi diğer ödeme yöntemlerini kullanmama sebebimi aşağı taraftaki videolarda ilgili bölümünü bıraktım. Sebebini açıkladım. Bazı ufak tefek sorunlar var. Eğer ki siz daha önceden bu sorunları giderdiyseniz eğer benimle iletişime geçebilirsiniz isterseniz. Yani ben de elimden geldiğince bakıp çözmeye çalışırım yine. Aynı şekilde aşağı tarafta dediğim gibi bununla ilgili neden sadece Stripe kullandık, bunun açıklamasını videonun ilerleyen bölümlerinde anlattım. Onun dışında Teacher bölümümüz var. Teacher bölümümüze bakalım. Teacher bölümümüze tıkladığımız zaman analitik bölümünde toplam 2 tane kurs sattığımı ve toplam fiyatın 578 dolar olduğunu ve şu şekilde bir grafik olduğunu görüyoruz. Kurs bölümüne tekrar tıkladığımız zamansa buradan da bütün kurslarımı görebilir ve buradan da new kurs diyerek yeni bir kurs ekleyebilirim. Ya da eklemiş olduğum herhangi bir kursu editleyerek düzeltebilirim. Ne gibi özellikler var birlikte bakalım. Resimlerini değiştirebiliyoruz. Açıklamalarını değiştirebiliyoruz. Kategorilerini, price'ını, dosyalar ekleyebiliyoruz. Şuraya yanlış olmuş. Onun dışında işte title'ını vesaire değiştiriyoruz ve kursumuzu publish ya da unpublish edebiliyoruz. Aynı şekilde burada bizim chapter'larımız var. Chapter'larımızın yerini sürükle bırak mantığıyla değiştirebiliyoruz. Ya da herhangi bir chapter'ımıza tekrar girip içine bir video yükleyerek ya da videoyu değiştirerek kullanabiliyoruz. Ve iki tarafta da şöyle bakacak olursak complete all fields 3'te 3 yani tüm alanları tamamladığımız zaman publish ve unpublish alanlarını kullanabiliyoruz. Evet, şu an için anlatacaklarım bu kadar. Şimdi eğer hazırsanız projemizi oluşturmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizi yavaş yavaş kurmaya başlayalım. Bunun için öncelikle ben D'de çalışacağım için hemen bir tane CMD ekranı açıp D klasörüne giriş yapacağım ve CD GitHub diye bir klasörüm var. Projemi yine bunun için aynı şekilde kopyalayacağım. Hemen geldim, bu arkadaşı şu şekilde geldim. Kurulum işlemini başlattım. Projemin ismini Udemy Clone Next JS 14 diyerek yazacağım. TypeScript evet, ESLint evet, Tailwind evet, SRC istemiyorum. AppRouter zaten tavsiye edilen istiyorum. Import Alliance olsa da olur, olmasa da olur. Şu şekilde yazarak kuralım. ESLint de aslında olsa da olur, olmasa da olur ama yine de yes dedik ve bu şekilde kurulumu başlattım. Kurulum tamamlandı. Şimdi hemen cd Udemy Clone diyerek projeme gireceğim ve kod nokta diyerek projemi bir yüzüstü kodda açacağım. Hemen yan sayfada açtı taşıyorum. Evet. Şu arkadaşlar artık işim bitti. Tamam. Şimdi projeme öncelikle şöyle bir hemen npm run dev diyeyim. Projemle ilgili bir sıkıntı var mı? Bunu en azından şimdiden bir görelim. Daha sonra yüklemem gereken diğer paketlerimi sırasıyla yükleyelim. Localhost 3000 şu şekilde tıkladım. Projemi şu şekilde deploy ediyor. Tamam.
Şimdi onun dışında Shotgun kullanacağım. Yani bu Shotgun daha önce eğer kullanmadıysanız içinde bir sürü hazır komponent var. İşte inputlar var, avatarlar var, alertlar var, akordiyonlar var. Bunları zaten fırsat buldukça kullanacağız. O yüzden dolayı Shotgun'ın yüklemesi işlemiyle devam edeceğim. Şu an şu şekilde gelmiş olduğumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi hemen projemi durdurayım. Shotgun'ın sitesine geldikten sonra burada installation bölümünde Next.js'yi seçiyorum ve bana diyor ki sıfırdan bir proje oluşturacaksan diyor şöyle yazabilirsin diyor. Ya da diyor hazır olan projene beni dahil etmek istiyorsan diyor bunu yazabilirsin diyor. Biz direkt gelelim aynı şekilde bu arkadaşı yazıp kurulumu tamamlayalım. Burada seçtiklerinizin pek bir önemi yok. Bu şekilde seçeceğim CSS variables diyor. Açıkçası bu CSS variables'lar zaman zaman benim canımı çok sıkıyor. O yüzden dolayı kullanmayacağım bu sefer. Buna no diyerek projemi çalıştıracağım. Şimdi normalde CSS variables'a yes dediğiniz zaman global.css dosyasına bir sürü dosya ekliyor ve tasarımı birazcık değiştiriyor. Duruma göre tabii ki isterseniz kullanabilirsiniz. Ben kullanmamayı tercih ediyorum şu an için. Bu tamam. Şimdi geri ihtiyacımız olan diğer şeylere bakalım. Şimdi normalde ben Shotgun'ı yükledikten sonra bana bir tane lib klasör oluşturdu ve bu lib klasörün içinde bir tane CLSX kütüphanesi yani klasları birleştirme kütüphanesi gibi bir kütüphane ekledi. Çünkü bunu kendisi de kullanıyor. O yüzden dolayı ekledi ve biz de aynı şekilde bu CLSX kütüphanesini CN ismiyle artık kullanabiliriz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi başka ihtiyacımız olan şeyler neler var? Bunlara bakalım. Şimdi bizim burada bir tane alert'ımız var ve alert diyalog diye şöyle görmüş olduğumuz gibi alanlarımız var. Mesela şu alert diyalog kullanabilirim. Alert'ı da hatta kullanabilirim. Bunları şöyle kullanabileceklerimi tahmin edebildiklerimi aynı şekilde gelip kopyala yapıştır yaparak burada geleyim aynı şekilde kurayım. Avatar kullanmam büyük bir ihtimal pek bir ihtiyacım yok. Clerk ile giriş işlemi yapacağım. O yüzden dolayı avatarı yüklemeyeceğim. Şu batgeler işimizi kolaylaştırabilir. O yüzden şunu hemen aynı şekilde gelip kurayım. Sonra bu yeni gelmiş site haritası kullanılabilir ama şu an pek kullanmayı düşünmüyorum. Buton muhakkak zaten ihtiyacım olacaktır. Hemen bu arkadaşı da kurayım. Kart aynı şekilde modallar vesaire bunlar için ihtiyacım olabilir ve aynı zamanda bir şey dedi burada bana. Yes diyelim şuna. Evet. Kart hem modalım için kullanabilirim hem de aynı zamanda Udemy kurslarını göstermek için yine aynı şekilde kullanabilirim. O yüzden dolayı kartı da yine aynı şekilde gelip kuralım. Başka iki defa buton yazmadım değil mi? Ondan hata vermedi. Tamam. Başka karosel vesaire kullanmayız büyük bir ihtimal. Checkbox kullanırız. Bunu da yine aynı şekilde ekleyeyim. Sonra hemen sırasıyla devam edelim. Checkbox'tan sonra combo box nasıl bir şey? Evet şu şekilde bir şey. Kurs arama için vesaire bu arkadaşı da yine aynı şekilde kullanabiliriz. Bunu da gelip aynı şekilde yükleyeyim. Şöyle bakayım. Evet bunun yüklenmesi için birden fazla bir şeyler var sanırım. Bakalım. Evet bu şimdilik dursun. Bunu daha sonra bunun için herhalde popover vesaire lazım. O yüzden bunu daha sonra hallederiz olmazsa. Sonra tekrar gelelim. Şöyle bir command var. Şöyle açılır bir menü. Bunu da yine kullanabilirim. Hemen bunu da aynı şekilde yükleyeyim. Data table kullanabiliriz ama data table'ı kullanırken iki tane kütüphane yüklemem gerekiyor. Şöyle bakalım. Bir table kütüphanesi bir de React table kütüphanesi. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyelim. Evet. Sonra diyalogumuz var yine aynı şekilde. Şöyle tıkladığım zaman açılan bir şey. Modal türü. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyeyim. Drop down menü muhakkak kullanırım. Yani şu an bunları bu şekilde yüklüyorum ama tabii ki projemi yaparken de aynı şekilde yükleyebilirim. Ya da eksik unuttuğum bir şey varsa aynı şekilde yükleyebilirim. Ama şu an başlangıçta bunları toplu bir şekilde yüklemek daha kolay oluyor. O yüzden dolayı ben direkt bu arkadaşları bu şekilde yükleyerek gideyim. Form aynı şekilde gelip yükleyelim diyeceğim ama formu zaten evet şu. Evet şöyle gelelim. Daha yeni bunu görmüştük zaten diğer taraflardan birinde. Bunun ihtiyacı vardı. O yüzden bu arkadaşı da direkt yükleyelim. Evet.
Şuradan isterseniz siz de yine aynı şekilde isimlerine bakabilirsiniz. Videoyu durdurup o şekilde yüklemeleri de yapabilirsiniz. Başka neye ihtiyacımız var? Process var. Şu şekilde yükleniyor ifadesi. Bunu da kullanabilirim. Hemen bunu da aynı şekilde gelip ekleyeyim. Evet. Sonra separatör var. Şu şekilde bir çizgi. Yine aynı şekilde bu arkadaşı kullanabilirim. Bu neymiş? Sheet. Şu şekilde açılır bir ekran kullanır mıyım? Şu an için bilmiyorum, kalsın. Skeleton kullanmayacağım büyük bir ihtimal. Çok zorluyor. Slider belki kullanabilirim. Sonar şöyle bir tost mesajı veriyor. Bunu belki kullanabiliriz. O yüzden ben bu arkadaşı da yine yükleyeceğim. Table'ı zaten yükledik. Text araya belki ihtiyacımız olabilir. Aslında olması gerekiyor. Kurs oluştururken kurs açıklaması bölümüne de text araya ihtiyacım olacaktır büyük bir ihtimal. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyeyim. Başka, evet. Başka sanırım çok bir şey kalmadı gibi. Yani şunları en azından toplu bir şekilde yükleyeyim ki projenin başında kolay olsun. Bir de yine çok sık kullanabileceğim şeylerden bir tanesi olan React Icons'u yükleyeceğim ki ikonlarla ilgili pek bir sıkıntı çekmeyeyim. Normalde Shotgun'ın içinde hazır gelen ikonlar var aslında ama bazen yeterli olmuyor. O yüzden dolayı bu arkadaşı da yükleyeyim ki daha sonra bir ikon eklemek istediğim zaman rahat bir şekilde bunu da bulabileyim. O yüzden bunu da ekleyeceğim. Başka şu an için başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Sanırım yok gibi. npm run dev diyelim. Şöyle sadece bir projemi yeniden çalıştırayım ve tekrar şöyle bir bakalım. Şimdi daha önceden eğer ki kullanmadıysanız bu arkadaşlar şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Mesela buton. Butonun varyantları var. Butonun içinde görmüş olduğumuz gibi default, outline, second, ghost gibi çeşitli özellikler var. Mesela şu an bu page sayfam burası benim. Şu gelen ana sayfam. Buradaki bu arkadaşı sileyim. Yerine bir tane div yazıp şöyle yazalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi. Şimdi ben mesela örnek olarak butonu kullanmak istiyorum. Buradan tekrar butonu gelip ekliyorum ve içine herhangi bir şey yazdığımda direkt butonun bu şekilde geliyor. Değiştirmek istersem rengini vesaire burada tanımlı olan varyantları kullanabiliyorum. Ya da kendim buraya tekrar gelip bir varyant yazabiliyorum. Ya da aynı şekilde buraya bir class name yazıp aynı şekilde kullanabiliyorum. Aynı zamanda on click gibi yine bütün butonun özellikleri mevcut. O yüzden dolayı daha güzel bir görüntü ve daha kullanışlı bir web sitesi yapabilmemiz için bu arkadaşlardan faydalanacağız. Zaman zaman da hatta buraya geleceğiz. Buradan mesela şu kodu gelip aynı şekilde kopyalayacağım ve buradakiymiş gibi kullanacağım. Yani şöyle tıkladığım zaman açılan bir sayfa var ya. Bu tarz bir şey yapmak istiyorum mesela. O zaman ne yapacağım? Popover'in kurulu olması gerekiyor. Geleceğim tekrar bu arkadaşı direkt kullanarak yapacağım işlemimi. Evet. Şu an için işlemlerimiz bu kadar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Evet, giriş işlemlerini yapacağız. Bunun için Clark'tan faydalanacağız. Uzun uzun out işlemleri yapmayacağız. Clark'i direkt kullanacağız. Clark bize giriş işlemlerimizi, kaydol işlemlerinizi, Google'a giriş, GitHub'la giriş, YouTube'la giriş, her şeyle giriş imkanı sunan bir sağlayıcı diyebiliriz. Şimdi burada öncelikle hangi framework'ü kullanıyorsanız yani Next.js'yi kullanıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Buradan Clark dokümantasyonunda Next.js'ye tıklayacağız. Daha sonra yapmamız gereken bütün adımları bize teker teker söylüyor. Buradaki adımları teker teker uygulayacağız. Ama burada görmüş olduğumuz gibi bir key bölümümüz var. Bu yüzden dolayı Clark'e üye olmamız gerekiyor. Clark'e üye olduktan sonra burada görmüş olduğumuz gibi dashboard diye bir bölüm oluyor. Giriş yaptıktan sonra ve buraya tıkladığımızda karşımıza şöyle bir sayfa açılıyor. Ben daha önce zaten bunu diğer uygulamalarımda da yine aynı şekilde kullandığım için burada görmüş olduğumuz gibi çıkıyor. Yapmam gereken şey yeni bir tane account oluşturmak ve burada create application diyerek nasıl bir login sayfası istiyorsam onu aynı şekilde söylemek olacak. Ben e-maili kayıt olmasını istiyorum. Google'a giriş olmasını istiyorum ya da işte GitHub'da da giriş olsun diyebilirim mesela ya da başka şeyleri de yine aynı şekilde ekleyebilirim tabii ki. Onun dışında username ile giriş ya da kaydol gibi bölümler de aynı şekilde ekleyebiliyoruz burada görmüş olduğumuz gibi ama bizim bunlara açıkçası çok fazla ihtiyacımız yok ya da username seçtiğimizde artık e-mail ve username ile kayıt ol gibi çeşitli bölümler var. Bunları daha sonra zaten isteğimiz doğrultusunda da değiştirebiliyoruz. Create application diyerek buraya oluşturacağım ama buna öncelikle bir isim vermem gerekiyor. Application ismi Udemy clone
olsun ve şurada da görmüş olduğumuz gibi bunun ismi çıkacak, bilginiz olsun. Create application diyelim şu şekilde. Evet. Bana görmüş olduğunuz gibi bir API key verdi ve ben bu API key'i gelip kopyalıyorum. Daha sonra benim bu kritik bilgileri saklamam için bir tane environment dosyası oluşturmam gerekiyor. Ve environment dosyasının içine bu arkadaşları bu şekilde yapıştırıyorum. Tabii ki şu an için dokümantasyona bakarak yapmadık. Yani dokümantasyondaki ikinci aşamayı yaptık. Şimdi gelelim dokümantasyondaki diğer aşamaları yapmaya. Hemen tekrar dokümantasyona geliyorum. Birinci aşama bu zaten. Hemen gelip aynı şekilde bu arkadaşı buraya yükleyelim. Bu arada environment dosyasının GitHub hesabına yüklenmesi doğru bir şey değil. Sonuçta kimlik bilgileri içeriyor. O yüzden dolayı .environment diyerek ben de ne yapacağım, bu arkadaşın GitHub'a yüklenmesini istemediğimi söyleyeceğim. Evet, bunu bu şekilde ayarladık. Sonra burayla şu an için işimiz bitti. Daha sonra yine kullanacağız. Sonra diyor ki bize App Router kullanacaksan ya da Pages Router kullanacaksan bu şekilde ayarlar yapman gerekiyor diyor. Pages Router açıkçası Next.js 13'ten sonra çok kullanılmamaya başladı. Yani 14'ten sonra hep App Router kullanılıyor. 12'de, 11'de Next.js'nin sürümlerinde Pages Router'da kullanılıyordu. Artık App Router'ın içinde zaten çalışıyoruz. Biz de Next.js 14'te çalıştığımız için. O yüzden dolayı biz App Router bölümüne bakarak gideceğiz. Ve diyor ki App Router bize SRC'nin içinde App klasörü ve onun içinde layout.tsx'e diyor. Yani şu klasörümüze diyeceksin ki diyor, öncelikle şu arkadaşı ekleyeceksin yukarı diyor. Ve sonra da diyor bu yapıyı diyecek şu şekilde HTML'i diyor saracaksın diyor işte. Bu şekilde bunları ekliyoruz. Sonra tekrar geliyoruz. Burada bize bir tane middleware ile ilgili bir örnek vermiş. Buradaki middleware dosyası bizim güvenlik dosyamız ve güvenlik dosyamızı ne yapacağız? Kendimize göre şekillendireceğiz. Şöyle hemen aynı şekilde gelip bir ana dizime güvenlik dosyası oluşturayım. Şöyle file middleware.ts. Daha sonra buradaki şu arkadaşın aynısını buraya gelip kopyalayayım. Şimdi buradaki arkadaşlardan kısaca bahsetmem gerekirse şu açıklama satırlarını sileyim. Bu arkadaş Clerk'in çalışması için URL'deki verileri işte eşlemek için kullandığı bir arkadaş. Public rotalar kısmı ise bizim hangi sayfalara girişimizin olduğunu, iznimizin olduğunu söyleyen bir sayfa. Şu an için biz bunlara eklemeyeceğiz ama daha sonra bununla ilgili bir webhook vesaire veya başka bir şeyle ilgili bir webhook yazacak olursak buraya public rotalarımızı ekleyebiliriz. Ignored rotada zaten isimlerinde anlaşılacağı üzere erişim olmayan sayfayı buraya ne yapacağız? Aynı şekilde söyleyeceğiz. Public route'a herkes erişebilir. Ignored route'a herkes erişemez şeklinde düşünebiliriz. O yüzden şu an için bizim bu sayfalarımız zaten yok. Biz bu sayfaları sileceğiz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Biz Clerk ile birlikte bunu kullanıyoruz. Biz normalde ana sayfada dahil tüm sayfaların biz girişle olmasını istiyoruz. Udemy'de peki böyle bir şey yok, bildiğiniz üzere direkt giriş yapıyor. Öyle olduğu zaman bizim yapmamız gereken ayar tam olarak şu olur ve daha sonra da buna uygun API'larımızı yazmamız gerekebilir. Yani daha doğrusu get sorgularımızı yazmamız gerekebilir desem daha mantıklı olur aslında. Yani o yüzden dolayı ne yapacağız? Eğer ki ana sayfamızı değiştirmek istersek, yani ana sayfamızın herkese açılacak şekilde yapacak olursak bu arkadaşı buraya eklememiz gerekiyor. Eğer ki yapacak olursam da zaten projenin sonuna doğru yapacağım bu arkadaşı. O yüzden dolayı şu an için ben bu alanı kullanmayacağım. Şimdilik sadece girişle birlikte olsun isteyeceğim ve bu arkadaşları şurada sileceğim. Evet, bunu bu şekilde yapıyorum. Sonra buraya da işimiz bitti. Sonra aşağı doğru gelelim. Bir sonraki adıma bakalım. npm run dev diyerek diyor. Bu şekilde kullanabilirsin. Şu şekilde bir user buton var. Clerk ile birlikte gelen, bunu kullanabilirsin diyor. Şimdi npm run dev diyeceğiz. Şu arkadaşı da öncelikle alayım. Bizim ne işimize yarıyor ve bunu da bir yandan görmeye çalışalım. Bu şöyle, şunu şuraya yapıştırayım. Ops, olmadı. Hep karıştırdım. Şöyle şu arkadaş ve şuradaki şu user butonu da şu butonun yerine ekleyelim. Hemen npm run dev diyelim. Ne oluyor ne bitiyor birlikte görmeye çalışalım. Evet, şöyle sayfamı yeniliyorum. Şimdi tam o istediğim gibi olmayacak. Aslında beni gidecek başka bir sayfaya yönlendirecek giriş olmadığı için ve bu benim pek hoşuma giden bir durum değil.
Yani kimsenin açıkçası pek hoşuna gitmez. Climbic bu şekilde bir sayfayı yönlendiriyor ve burada Udemy Clone diye yazıyor. Şimdi ben bunu tabii ki kendi sayfamda açmak istiyorum. Diğer projelerimde de yine aynı şekilde zaten yapmıştık. Bunun için Next.js'in tekrar bu sayfasında yine dokümantasyon sayfasına geldiğimizde aşağı doğru indiğimizde burada More Resource diye bir bölüm var. Create Custom Singin ve Singup diye bir bölümümüz var ve buradaki adımları uygulayacağız. Şimdi ben dosyalarımın düzenli bir şekilde olabilmesi için app klasörünün içine parantez içinde out yazacağım. Bu arkadaş açıklama satırı görevi görüyor. Yani aslında bu dosya burada var ama yok. Gruplama işlemleri için biz bu dosyayı bu şekilde kullanıyoruz. Sonra burada söylemiş olduğu gibi out dosyasının olmadığını varsayalım. Singup dizini ve daha sonra şu şekilde bir dosya oluşturmamı istiyor. Tekrar out'umun içine yeniden geleyim. Bir tane klasör oluşturayım. Şöyle Singup hemen. New folder. Tamam. Sonra tekrar şöyle yapacağım. Bir de Sing'ini de direkt out'un içine oluşturacağım ki görmem daha rahat olsun diye zaten oluşturacağımı biliyorum. Tamam. Şimdi out'un içinde Singup'u oluşturduk ve Singup'un içine şu şekilde bir yine dosya oluşturmamı istiyor. Bu arkadaş aslında bizim ne işimize yarıyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bu arkadaş aslında bize demek istiyor ki ben dinamik bir IP'yim. Dinamik bir dizinim, pardon, IP değil. Dinamik bir dizinim demek istiyor. Yani şu demek bu. Mutlaka görmüşsünüzdür, herhangi bir alışveriş sitesine girdiğinizde, herhangi bir kategoriye tıkladığınızda, kategoride ürüne tıkladığınızda bir alan sürekli değişir. Yani sondaki URL sürekli değişir. Bu da o işleme yarıyor. Yani daha da göstermem gerekirse şuradaki şu ID'yi görüyorsunuz mesela. Buradan öncesi sabittir. Mesela buna tıkladığım zaman tıklamak da istemiyorum. Şöyle yapalım. Yeni sekmede açayım. Evet. Next.js trpc yazdı mesela. Burada da custom yazıyor. Yani yapılan yapı tam olarak bu. O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz? Yine dinamik bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Tekrar Singup'un içine yeniden geliyorum. Page.tsx diyeceğim. Ve bu arkadaşım bana söylemiş olduğu bu sayfayı direkt aynı şekilde yapıştıracağım. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar aynısını burası Singup içinde değil mi? Yanlış olmasın. Tamam. Aynı şekilde Sing'in içinde yine aynı işlemi yapıyorum. Sing'in dosya ismi de yine buymuş. Aynı şekilde tekrar geliyorum Sing'in içine. New folder ve tekrar geliyorum onun içine. Page.tsx ve şu arkadaşı yapıştıracağım. Dosyalar oluştururken dikkat edin, bazen kayabiliyor. Yani iç içe oldukları için ben de bazen kaydırıyorum. Olabilir, dikkat edelim ona. Evet, bunu bu şekilde söylüyorum. Sonra diyor ki benim environment dosyasına diyor şunları ekle ki diyor ben gideceğim çıkacağım sayfaları az çok bileyim diyor. Zaten biz bu arkadaşın söylediği gibi yaptık. Yani ekstra bir dizim vesaire tanımlamadığımız için biz yine diyeceğiz Sing'in ve Singup dosyasının içinde olacağını söyleyeceğiz. Ve o yüzden direkt bu arkadaşı kopyalayıp buradaki environment dosyama aynı şekilde gelip ekliyorum. Ve işlemimi bu şekilde tamamlıyorum. Hemen projemi durdurayım. Tekrar yeniden localhost 3000'de açacağım. Şöyle dursun. Şu an zaten projem şey olduğu için çalışmayacak. npm run dev diyelim. Tekrar sayfamı enter diyerek bir yükleyelim. Bakalım ne oldu. Evet, compiling singing diye bir sayfaya şu an beni yönlendirmeye çalışıyor. En aşağıda görmüş olduğumuz gibi middleware'ı kontrol ediyor. Sonra bakıyoruz localhost 3000 şu şekilde bir sayfa geldi. Sayfanın tam olarak ortalı olmadığını görüyoruz ve bu durum bizim sinirimizi bozabilir. Bunun için ne yapacağız? Out klasörümüzün içine iki dosyayı da etkileyecek şekilde bir tane layout dosyası yazacağım. Hemen tekrar buraya zaten bir tane layout.tsx dersem bu dosyayı oluşturur oluşturmaz bana direkt hata verecek. Çünkü içinde hiçbir şey yok. Roughc dediğim zaman da artık sayfama sadece layout diyecek. Şimdi ben hemen bu arkadaşa bir children ekleyeceğim. Yani bir React Node'la bunun içine bir şeyler yazılabileceğini söyleyeceğim ve children dediğim arkadaşlar da bunlar oluyor. Aslında yani ben bu divin içinde layout yazan yerde bu arkadaşları rahat bir şekilde döndürebilmeliyim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğim ki bir interface yazalım ya da şöyle tekrar Roughc diyeceğim. Hepsini toplu bir şekilde düzeltebilmek için yapıyorum tabi bunu. Out layout diyelim ve ismi düzgün olsun, o yüzden dolayı değiştirmeseniz açıkçası pek bir sıkıntı olmaz. Hemen bir tane interface diyorum ve eşittir interface out props diyelim
Daha sonra bunun içine bir tane children ekleyeceğim. React Node diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Bu süslü parantez içine bir süslü parantez, 2 nokta ekleyeceğim. Yukarıda yazmış olduğum out props'umu söyleyeceğim ve children'ı buraya ekleyeceğim. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü TypeScript TSX yani diyor ki bize, arkadaşım diyor, eğer ki diyor beni kullanacaksan diyor mutlaka bende her şeyin türünü söylemek zorundasın diyor. Bazen hatta türünü söylemesek de çalışıyor ama deploy sırasında sıkıntı yaratıyor. Bu diyor ki bunun türünü yazmamışsın, bunun türünü yazmamışsın. O yüzden başlangıçta böyle şeyleri yazmak mantıklı. JavaScript'te TypeScript'in en büyük farkı da bana kalırsa bu. Yani JavaScript'te her şeyin türünü söylemesen de direkt çalışıyor, problem olmuyor. Ama bazen bir karmaşa olabiliyor. Evet, sonra tekrar gelelim, aynı şekilde ben buraya bir children diyeyim ve şu şekilde yazalım ve buradaki arkadaşıma ya da children dedikten sonra şöyle bir sayfamı yenileyim, tekrar göstereyim. Evet, görmüş olduğumuz gibi iki sayfamız da artık yine aynı şekilde çalışıyor. Çünkü children bize bu görevi sağlıyor. Mesela AS yazdım. Görmüş olduğumuz gibi hem single sayfasında hem single sayfasında bunları görebiliyorum. O zaman buraya ben bir div yazarım. Derim ki full flex item center justify center derim. Bu arkadaşlar artık ortalı olur. Evet, justify center item center dedik, ortalı oldu ama yukarıdan aşağı pek bir ortalı olmadı. Bunun için global CSS dosyamıza bir şeyler yazabiliriz ya da ne yapabiliriz? Full flex item center justify center global CSS dosyamıza gelelim biz. Diyelim ki html virgül body virgül 2 nokta root süslü parantez ve burada ne diyeceğim, height %100 dersem sanırım ortalayacaktır diye düşünüyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunu da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Evet, şimdi artık ben bir giriş yapmak istediğim zaman buradan seçerek giriş yapabiliyorum. Mesela şu an Google'a giriş yapmak istediğimi söyleyeceğim. Daha sonra şu fake maillerimden bir tanesini deneyeyim. Şununla şöyle giriş yapacağım. Evet. Görmüş olduğumuz gibi giriş yaptık. Bu arkadaş peki ne? Bizim buraya yazmış olduğumuz page'deki user buton, yani şöyle göstermem gerekirse. Evet, görmüş olduğumuz gibi giriş ve çıkış işlemlerini bu şekilde halledebiliyoruz. Şimdi normalde ben burada çıkış yaptığım zaman bana sıkıntı olacaktır bu arada. Bu arada şunu da göstereyim. Clerk'imize tekrar gelelim. Evet, bakın şu an Udemy klonun içinde olduğum için toplam kullanıcımın 1, aktif kullanıcımın 1, giriş yapanın 1, bu şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda burada user'larımı da yönetebiliyorum. Şimdi ben buradan bir çıkış işlemi yaptığım zaman, sing out dediğim zaman beni Clerk'in sayfasına yönlendirecek ve ben bunu istemiyorum. O yüzden şu an tekrar bir gir çık deneme yapmak istemiyorum. Direkt buraya şöyle after sing out URL diye bir bölüm var. Bunu söyleyeceğim ve direkt ana sayfamın olduğunu söyleyeceğim. Tekrar buradan çıkış yaptığımda beni yine localhost 3000'in içinde bir yere göndersin diyeceğim. Ama şu an o da olmadı. Projemi belki kaydettim gerçi. Bir sıkıntı olmaması lazım. Bunu da doğru yazdık aslında. Şey olabilir, cache'lerle ilgili bir durum olabilir. Şöyle yapalım hemen. Tekrar geleyim ben buraya. Localhost 3000 diyeyim. Projemi şöyle bir durdurayım. Tekrar şöyle bir cache'lerimi sileyim. Tekrar deneyeyim. Bir sıkıntı aslında dediğim gibi olmaması gerekiyor ama bazen olabilir. npm run dev. Tekrar projemi şöyle bir çalıştıralım. Tekrar hemen giriş yapıp tekrar test edelim. Evet, Google'la giriş. Hemen hesabımı seçiyorum. Sonra tekrar çıkış yapacağım. Evet, tekrar sing out diyelim. Evet, localhost 3000'de bu şekilde çıkış işlemimizi de yapmış olduk. Evet, Clark'la işlemimiz şu an için bu kadar. Evet, şimdi yavaş yavaş navbarımızı, header'ımızı yaparak başlayalım. Şimdi hemen şöyle bir dosya düzenime bakıyorum. Out diye bir dosyam var, görmüş olduğumuz gibi. Yeni bir tane yine açıklama, yani gruplamak için aynı şekilde bir dashboard diye bir dosya açacağım ve bu dashboard'un içine tekrar geleceğim. Bir tane root diye bir dosya daha açacağım ve bu root'u içine benim şu page sayfamı aynı şekilde taşıyacağım. Bu benim ne işime yarayacak? Dosyamın yine gruplu bir şekilde olmasına yarayacak. Şöyle no diyelim. Yine aynı şekilde görmüş olduğumuz gibi sayfamızda şu an için bir değişiklik yok.
Sonra tekrar gelelim bu dashboard sayfamızın içine yeniden bir şeyler daha oluşturalım. Şöyle diyelim ki components diyelim. Buraya komponentlerimizi yazalım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Aslına bakarsanız şurada şu yapıyı yapalım biz. Tekrar bir tane daha bir dosya oluşturayım. Ve içine rotalar diyelim. Ve root dosyamı bu rotaların içine atayım. Bu şekilde gruplu olsun. Ve tekrar rotalarımın içine tekrar geleyim. Search alanım olacak. Search alanımla ilgili bir tane klasör oluşturayım. Ve içine tekrar page.tsx rafc diyerek bir search sayfası yapayım. Şuradaki isimleri page olarak bırakmayın. Deploy ederken page ismiyle ilgili benim bir çakışmam var diyor. O yüzden dolayı sıkıntı oluyor. Yani ya P'yi büyük yapmanız gerekiyor ya da buraya farklı bir isim vermeniz gerekiyor. O yüzden biz de bunu bu şekilde ne yapacağız? Kullanacağız. Evet, şu Next.js ile ilgili kapatayım onu. Dosyanın yerini değiştirdik ya. O yüzden dolayı eğer olur da bununla ilgili daha sonra bir hata derseniz yes falan alırsanız buradaki bu klasörü silin. Tekrar projeyi yeniden yani Next dosyasını silip yeniden projeyi deploy ederseniz otomatikman düzelecektir zaten. Sonra tekrar şöyle birlikte bakalım. Root'umuzu ekledik, search'ümüzü ekledik. Bir de şu an yine aynı şekilde bir teacher sayfası ekleyerek başlayıp devam edeceğim. Yine aynı şekilde bunun içine de page.tsx diyeceğim. Rafc ve teacher sayfası olduğunu söyleyeceğim. Evet, bu arkadaşların içinde de şu an search page ve teacher şeklinde yazıyor. Bu şekilde bunlar da dursun. Tamam. Şimdi birazdan çünkü sayfalarımızı test ederken ihtiyaç olacak. Yani içindeki verilerimiz farklı olursa daha iyi olacak. O yüzden dolayı. Şimdi hemen ben buraya dediğim gibi bir komponent ekleyeceğim ama komponentimi eklerken şunu da istiyorum. Şimdi normalde ben bu dashboard içindeki sayfalara bir yapı yapmak istiyorum. Yani bir buradaki gibi bir layout yapısı yapmak istiyorum. Yani tüm sayfalarda header'ımın, işte navbarımın, işte kullanacaksam sidebar'ımın bunların nerede olması gerekiyor? Toplu bir şekilde tüm sayfalarda olması gerekiyor. O yüzden dolayı bu dashboard sayfasının içine tekrar geleceğim. Bir tane layout, pardon, L küçük, layout .tsx diyeceğim. Bunu oluşturur oluşturmaz direkt zaten proje hata vermeye başlayacak. Hemen buraya tekrar rafc diyeceğim. Şu şekilde baktığımız zaman burada sadece layout yazdığını görüyoruz. Şimdi bu layout'u şöyle düzenlememiz gerekiyor. Şöyle bir daha yazayım ismi düzeltmek için. Dashboard layout diyelim. Sonra tekrar geleyim buraya. Bir tane interface diyeyim. Dashboard layout props diyeceğiz. Ve tekrar şöyle gelelim. Bir tane children ve buraya da React Node ekleyeceğimi söyleyeceğim. Sonra tekrar buraya aynı şekilde gelip Dashboard Layout Props ve buraya da Children'ımı ekleyeceğim. Ve burada da ne istiyorsam onları göstereceğim. Ben şu an için buraya sadece bir Children ekleyeyim. Hangi sayfadaysam orası gelsin. Ana sayfada olduğum için ana sayfamın içindeki şu verilerim geldi. Tekrar gelip bakalım. Search page yok. Root'un içindeki. Evet, bu verilerim geldi görmüş olduğumuz gibi. Diğer sayfaya geçtiğimde de yine evet önceki şeylerden gelme. Search page bu şekilde geldiğini görüyoruz. Evet, şu ana kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi dediğim gibi bir header navbar onun gibi şeyler oluşturacağız. İlk başta bununla ilgili bir header oluşturarak başlayayım. Hemen komponent klasörüm içine tekrar geliyorum. Header.tsx diyeyim, rafc diyeyim ve bu arkadaşı yazmaya başlayalım. Şimdi header'ımda şöyle bir tasarım yapmaya çalışalım. Öncelikle ben burada yine bir header kullanacağım. Şöyle aç kapat yapayım. Evet. Sonra tekrar gelelim buraya bir class name ekleyelim. Ufak tefek boşluklar ekleyeyim. py4, px4 bir tane border olsun ve shadow border bottom olsun ve shadow sm ile küçük bir gölgelendirme vereyim. Header'larda olduğu gibi, navbarlarda olduğu gibi. Tekrar geleyim. Ops. Buraya bir tane div yazalım. Buraya container yapısını kullanalım. O yüzden şöyle container diyelim. Ve tekrar bir tane daha div açayım. Ve bunun içine bir class name diyelim. Flex item center justify between başlangıçtan başlasın ve gap 4 diyerek aralarındaki boşlukları söyleyeceğim. İlk başta normalde olması gerektiği gibi bir başlığa logo ekleyeceğim ama ben bir yandan yapmış olduğum tabii ki tasarımda görmek isteyeceğim. O yüzden dolayı ben buraya hemen layout'uma tekrar müsait bir yerine
eklemem gereken şey ne olacak? Şu div. Buranın üstüne ekleyelim. Daha sonra olmazsa bu arkadaşa değiştiririz. Header diyeceğiz şu şekilde. Evet, component header'ımı böyle ekliyorum. Daha sonra tekrar geleyim. Burada bir tane main açalım. Olmazsa bu main'i de bunun içine ekleyelim. Yani ana dizinin burası ya. Belli edelim yani. Daha sonra bu arkadaşa da yine container içinde olmalarını istediğim için bunu ekleyelim ve şöyle px8 py8 diyelim. Yani sağdan soldan üstten arkadan top bottom birazcık padding vererek bu arkadaşı şekillendirelim. Daha sonra beğenmezsek buradaki değerlerimizi düzeltiriz zaten. Problem yok. Evet, şimdi gelelim header bölümümüze. Şimdi header bölümümüzü eklediğimiz için artık görmüş olduğumuz gibi search sayfasındayım ve buraya geldi. Ana sayfadayım, yine aynı şekilde buraya geldi. Evet, şimdi artık bu arkadaşı ne yapacağız? Dolduracağız. Ben şimdi header alanına öncelikle bir tane logo diye bir bölüm oluşturacağım tekrar. Bunu parçalayacağım çünkü bir de mobil menü yapacağım. Mobil menüde de aynı şekilde logoyu direkt kullanabileyim diye parçalıyorum açıkçası. Yani direkt yazabilirsiniz aslında. Parçalamaya da çok gerek olmayabilir. Ama işte kullanırken kolay olsun diye bu şekilde yapacağım. Burada kullanacağım şeyin ismi link. Hemen next link diyerek şöyle yazacağım. Bunun herefi benim ana sayfam olacak. Şöyle ve içinde kurs yazsın sadece ve bu arkadaşa bir class name verelim. Ve diyelim ki uzun uzun, yani Udemy'nin logosunu vesaire almayacağım. Yani tasarımı çok fazla birazcık benzeteceğim ama işlev olarak aynı olacak. Tam anlamıyla Udemy gibi olmasa da işlem olarak yine hemen hemen aynı özellikleri sağlayacak. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü şundan dolayı, şimdi Udemy'de çok fazla baktığınız zaman çok fazla değişken sayfa var ve bunlar için teker teker hepsi için header'lar, navbarlar vesaire tanımlamak gerekecek. O yüzden ben olabildiğince kompakt bir tasarım yapmaya çalışacağım. Yani olabildiğince az tasarım yaparak göstermeye çalışacağım. O yüzden dolayı kursu 12 saate sığdırabilmek için bu şekilde yapacağım. Çünkü 12 saatten sonrasını YouTube artık almıyor. 2 parçaya bölmem gerekiyor ya da, o yüzden dolayı. Evet, text purple 600 diyeceğim ve font semi bold diyelim ve şu şekilde yazalım. Şimdi tekrar geleyim, aynı şekilde bu arkadaşa hemen buraya bir logo alanı ekleyeyim. Evet, bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi kurs diye logo alanımız geldi. Sonra şeyde olduğu gibi, Udemy'de olduğu gibi bir search arama butonu yapacağım. Hemen onu da aynı şekilde geleyim komponentler bölümünden. Şöyle search bar nokta tsx diyelim, rafc diyelim ve search barımı ona göre yazalım. Şimdi search barımı aynı şekilde geleyim, buraya da ekleyeyim. Evet, search bar. Evet, şuraya şöyle geldi görmüş olduğumuz gibi. Şimdi search barım için bir tane input kullanacağım. Input'u daha önce yükledik diye hatırlıyorum ama bir kontrol edelim. Components UI'nin içinde şu şekilde bakalım. Görmüş olduğumuz gibi input'u yüklememişiz. O yüzden shotgun'a geleceğiz. Input'u yükleyeceğiz. Bir de input'la birlikte sheet de yükleyeceğim ben bu sefer. Sheet'i mobil menü kullanırken aslında bize rahatlık sağlayacak. Uzun uzun uğraşmayacağım tasarımla. Bu sheet'i orada kullanabiliriz. Sonra da aklıma geldi. Bunu bu şekilde ne yapacağız? Kullanacağız. Hemen şu input'u yine aynı şekilde geleyim. Kopyalayayım. npm diyeyim. Şöyle input'u yükleyelim. Sonra tekrar geleyim, aynı şekilde sheet'i de yükleyeyim ve bununla da mobil menümüzü yapalım. Evet, yüklenmesini bekliyorum. Evet, sheet'i de aynı şekilde yüklüyorum. Evet, input alanımız geldi. Sheet alanımız da geldi. Evet, tamam. İşlemlerimiz tamam. Şimdi tekrar npm run dev diyeyim ki bir yandan yine görebilelim ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Şurayı şöyle kaydedeyim. Şimdi ben bu arkadaşın öncelikle V full olmasını istiyorum. Zaten burada flex bir yapı kullandık. Between'den başlattık ve aralarına boşluklar ekledik. Yani yan yana bir iki tane bir şey eklediğim zaman yine kayacaktır. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Şimdi şu şekilde diyeceğim. Burası V full diyeceğim. LG'de flex bir yapı ve relatif şekilde olsun ve normalde gizli olsun diyeceğim. Evet, şöyle diyelim. Şu an içinde zaten bir şey yok. Hemen şöyle tekrar bir tane span ekleyeceğim. Bu span bu şekilde kalsın. Bu spanla birlikte
bir tane ikon ekleyeceğim. Çünkü o yüzden dolayı zaten yukarıda relative yazdım. Burada span'da da absolute yapı kullanacağım. Input input'umu şu şekilde ekliyorum ve bunun özelliklerini teker teker yazalım. Type özelliği olacak bunun. Buna text diyelim. Daha sonra class name'le ve full diyelim. Daha sonra py4 diyeyim. Aslında şuradaki v full gereksiz oldu burada. Zaten hiding yapıyoruz. Ama lg'ye kadar ve evet. LG'den sonrasında flex diyoruz. Tamam, bir bakalım. Bu gereksiz olabilir burada bu arada. Yazdım ama duruma göre silebiliriz, kalabilir. Problem değil. P4, P8 diyelim. Sonra tekrar geleyim. Bir tane search. Evet, placeholder'ına search diyeceğim. Diyeceğim ki search nokta 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 nokta. Evet. Şöyle sayfamı büyüteyim. Geldi mi? Evet, şöyle bir arkadaş geldi. Boyutu falan vesaire birazcık sanırım büyük oldu. PY4 padding 8 demişiz. Şunu PY yaparsam, pardon, PX diyelim. Evet, şurada şu şekilde bir search alanımız geldi. Bunun yan tarafına şimdi birazdan diğer alanlarımızı da ekleyeceğiz zaten. Ona göre burası birazcık daha küçülecektir. Şimdi ben bu arkadaşın başına şu birazcık boşluk bıraktım, görmüş olduğumuz gibi PX'te PY ile daha doğrusu. Bırakmış olduğum bu boşluğun yanına bir tane ikon eklemek istiyorum. Hemen şöyle yapacağım. Diyeceğim ki sen absolute bir yapısın. Left'in 2 diyeceğim. Neden 2 diyorum? Burada 4 kullandım. Ortalama işte. Ve top 3 olması gerekiyor. Evet, şöyle tekrar diyelim. Buna göre yine aynı şekilde ya da beğenmezsek yerini değiştirebiliriz. G search diye bir ikon olması lazım. Ama bulamadım. Şöyle yapalım. Search. Evet. React Icons'a gelelim. Hemen buraya search diyelim. Evet, şu işte benim dediğim G search. Şu arkadaşı şöyle geleyim, ekleyeyim. Ve şunu da aynı şekilde ekleyeyim. Tamam. Evet. Burada hemen bu arkadaşa bir class name verelim. Şu şekilde ve bu arkadaşa bir büyüklük ve küçüklük verelim. Ve bu şekilde tam getirmiş olmam gerekiyor. Evet, şu şekilde bu arkadaşı da ekledik. Sonra search alanımız da tamam artık şu an için. Başka ne eklememiz gerekiyor buranın yanına? Giriş çıkış işlemlerini yine aynı şekilde benim burada ekliyor olmam gerekiyor. Şöyle yapacağız. Bunun için şöyle yeni bir tane komponent açalım hemen. Açacağımız komponentin ismi header. Evet. Header roots olsun bu şekilde ve tsx diyelim, rafce diyeyim. Daha sonra ve bu arkadaşın içini yazmaya başlayayım. Şimdi header roots'umuzda şöyle bakalım. Şimdi header roots'umda ben şunu istiyorum. Udemy'de de muhakkak görmüşsünüzdür. En köşede işte bir şey olur. Giriş çıkış işlemi olur, okey. Bir de onun yanında işte teacher modu, yani eğitici modu, işte bildirimler gibi çeşitli ayarlar olur. Tabii biz bildirimleri vesaire eklemeyeceğiz ama teacher modu bizim için önemli. Neden? Çünkü kurs içeriği girebilmeliyiz. O yüzden dolayı burada ona göre bir tasarım yapmam gerekiyor. Tasarımı yaparken şu şekilde yapacağım. Şurada hemen bir tekrar geleyim. Div class name flex bir yapı gap x2 diyelim ve ml auto diyerek bu arkadaşı en sağa göndermiş olalım. Sonra biz bu header roots'u buraya layout'umuza ekledik mi bir yandan ona da bakalım. Layout'umuza pardon eklemeyeceğiz. Header'ımızı ekleyeceğiz. Aynı şekilde şöyle hemen gelip ekleyelim. Header roots şöyle dursun. Tamam. Şimdi burada öncelikle benim 2 tane 3 tane sayfa özelliğini düşünerek yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapacağım hemen. Şimdi benim normalde burada 2 tane sayfam var. Sayfalarımın isimleri ne? Search ve Teacher. Bunları düşünerek duruma göre bir değişiklik yaparak gitmem gerekiyor. Şöyle tanımlama yapalım o yüzden. Bir tane const tanımlayacağım. Diyeceğim ki pet name, yani URL'den ben bir şey yakalamak istediğim zaman ne kullanırım? Pet name kullanırım. Ve use pet name diyerek ben bu arkadaşlardan bir şey yakalayacağımı söyleyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki const is teacher
page diyelim ismine ve diyelim ki pet name eğer ki start with, evet, eğer ki URL bu şekilde başlıyorsa o zaman this teacher page dolu bir şekilde olacaktır. Ama başka bir şekilde başlıyorsa, mesela chapter yani kurslarla ilgili bir şey başlıyorsa, o zaman bu şekilde olacaktır şeklinde bir şey yazabiliriz. Buraya da is player page diyelim mesela, bu şekilde olsun. Sonra bakalım, evet, bu arkadaşı eklediğimiz zaman yukarı bir use silent eklememiz gerekiyor muhakkak. Bunu ekleyelim o yüzden hemen şöyle. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Burada diyelim ki eğer ki is teacher page veya is player page bunlardan biri ise o zaman bana şu tasarımı yap. Ama değilse şöyle iki nokta tekrar, değilse bu tasarımı yap şeklinde bir şeyler söylememiz gerekiyor. Şimdi mantıken şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Eğer ki Twitch bölümümü izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Şimdi teacher bölümüne girdiğimiz zaman mantıken ne olması gerekiyor? Teacher modundan çıkmamız için bir exit butonunun olması gerekiyor ve ana sayfaya gelerek sanki öğrenciymiş gibi aynı şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Bir de teacher mod diye bir özelliğimiz normal modumuzda da işte search bar gözükür. Ondan sonra ne bileyim işte başka bir şey varsa bildirimler vesaire onlar gözükür. Ya da işte teacher mod gözükür gibi bir şeyler eklememiz gerekiyor. Yani ben şimdi öğrenci değilsem eğer ilk başta benim neyi görmem gerekiyor? Teacher modu görmem gerekiyor. Burası şu an ne? Öğrenciyle ilgili olan bölüm. O zaman pardon, öğretmenle ilgili olan bölüm. O zaman benim buradan çıkış yapıp öğrenci modunu görmem gerekiyor. Hemen buraya bir tane link diyeceğim. Ve tekrar gelelim buraya. Bir href diyelim. Ve diyelim ki href'im benim search olsun. Search sayfamızı zaten yaptık. Daha sonra buraya tekrar bir tane buton ekleyeyim. Ve bu butonun size özelliği size diye varyantı vardı bu arkadaşın. Kütüphanesini yüklemedim sanırım. Evet, component UI butonu yüklüyorum. Bu arkadaşın size diye bir varyantı var. Ve diyeceğim ki sm. Daha sonra varyant özelliği var. Ve burada da ghost diye bir tane yine link gibi çalışan bir varyantı var. Bu arkadaşı kullanabilirim. Daha sonra bu arkadaşa hemen bir tane ikon ekleyelim. Diyelim ki logout, ikisi de ikon. Şunu kullanalım mesela. Ve şöyle yapalım. Ve bu arkadaşa bir class name H4 V4 diyelim. Ve MR2 diyeceğim ve yanına exit diyeceğim. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde gelip bir de diğer tarafı yapmam gerekiyor. Diğer tarafta zaten yine hemen hemen aynı. Bu arkadaştan şöyle bir tane daha kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra burada da diyecek ki teacher sayfasına gideceksin sen. Şöyle ve şurada da işte teacher sayfasının şeyi olsun. Şu şekilde yazalım. Tamam, evet. Böyle olması gerekiyor. Bir kaydedelim bakalım ne oldu ne bitti bir görelim. Linkin kütüphanesini yüklememişim sanırım. Hemen next şu kütüphaneyi yükleyelim ve bakalım. Evet, şu an search sayfasında olduğum için bu sayfa. Teacher'a bastığım zaman teacher sayfasına gittim ve exit geldi. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi bir sayfamız oldu. Ve ne yapmış olduk biz header bölümümüzü kendimize göre kişiselleştirmiş bir şekilde bunu ayarlamış olduk. Şimdi aynı özellikleri aslında biz search butonunda da yani search input'ta da search bar'da da kullanacağız. Şu anlık dursun, bir diğer işlemlerimizi halledelim öncelikle. Şimdi ben teacher'ın yanına bir de hangi durumda olursa olsun ve giriş ve çıkış işlemini eklemek istiyorum. O yüzden dolayı ne yapacağım? Buranın bittiği yere hemen user button Clark ile birlikte gelen şu özellik ve geldi ama çalışmadığı gibi, bir daha bir bakalım. Evet, geldi. Evet, ben yanlış yere ekledim. Sorry. Şurada parantez okey bitiyor ama şurada şöyle birleşik yapayım ki daha rahat gözüksün. Tekrar geleyim user buton. Sonra tekrar gelelim after singout URL ve şu şekilde söyleyelim. Evet, bir şey gelmen lazım. Evet, şu şekilde geldi ve iki durumda da görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş burada. Buraya kadar bu da tamam. Başka gap
x2 demişim ama x2'yi düzgün diyememişim sanırım. Herhalde ondan ikisinin arasındaki boşluk rahatsız etti beni. x2 diyelim. Tamam, daha güzel. Evet. Bunu bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi gelelim diğer alanımıza hemen. Bunları şöyle bir kapatalım tamamını bir. Header'ın içinde yine çalışmaya devam edelim. Şimdi ben header'ın yanına bir tane de mobil menü eklemek istiyorum. Bunun için zaten sheet'i yükledim ve bu sheet'i direkt kullanabilirim. Hemen mobil menü için şöyle yapalım. Bir komponent oluşturayım. İsmine mobile menü nokta tsx rafce diyeyim ve bu arkadaştan faydalanmaya çalışayım. Şimdi burada şu arkadaşın şu tüm kütüphanelerini yine aynı şekilde gelip ekliyorum. Ve sonra tekrar geliyorum. Şuradaki şu arkadaşları, hatta sheet dahil alıyoruz pardon. Şuraya gelip aynı şekilde ekliyorum. Şimdi tekrar gelip şöyle tasarıma bakarsak bakamıyoruz. Neden? Çünkü buraya mobile menüyü eklemedik. Hemen mobile menüyü şöyle ekliyorum. Evet. Şu an görmüş olduğumuz gibi bir open geldi. Buraya tıkladığım zaman yan tarafta bir menü açıldı. Hemen bu arkadaşı kendime göre düzenleyeyim. Şimdi mantıken burada bana open demesin. Evet. Bana ne desin burada? Desin ki şöyle menü diye bir ikon var. Bunu kullanalım. Şöyle bir normal menü ikonu. Sonra bu arkadaş her durumda gözükmesin. Sadece MD'de mi görüksün? Yok. MD'de gizlensin. Mantıken işte PR4 var sanırım, bir de şöyle PR4'ü deneyelim. Bu da boşluklar için, padding right için, bir de bir yandan bir de bunu eklemiş olayım. Evet. Şimdi tekrar şöyle bakıyoruz. Şu an gitti. Sayfamı şöyle tekrar küçülttüm, geldi. Tamam. Burası buraya kadar tamam. Şimdi bu arkadaşın içinde neler olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi bu content'in birden fazla güzel özelliği var. Ben bunlardan side olanı kullanacağım ve buraya top diyeceğim. Ve daha sonra tekrar bir class name diyeceğim ve padding 0 ve background white diyelim, yine aynı şekilde bir değer olsun. Bakın tıklayacağım ve şu şekilde açılacak. Tamam. Şu an pek birazcık şey gibi durdu ama bizim şu an bunu ekleme sebeplerimden bir tanesi, ben birazdan buraya bir iki bir şey daha ekleyeceğim ki onlar da rahat bir şekilde burada gözüksün diye, açıkçası o yüzden dolayı ekliyorum. Zaten buradaki bu diğer alanların hepsi hiç gizlenmiyor. Ama şu an birazdan Now menü diye bir menü ekleyeceğim. O menünün içindekilerin de burada gözüküyor olabilmesi gerekiyor. O yüzden dolayı burada yapacağım tasarım yan yana olacağı için, yani yan yana vereceğim. O yüzden dolayı burada da topluyorum ki yani yukarıda yine yan yana olsun ki ben ikinci defa, üçüncü defa bir tasarımla uğraşmayayım. Normalde sidebar da yapıp aslında dikey bir şekilde aynı şekilde yapabiliriz ama az bir şey Udemy'ye benzesin diye açıkçası tasarım. O yüzden dolayı şey yapıyorum. Bunu o yüzden bu şekilde yapacağız. Sonra burada ne özelliğimiz var? Şurada header'ımız var. Bilmem bir şeyimiz var. Bunlar açıkçası çok fazla ihtiyacımız yok. Burada şöyle yapalım. Şu content'in şu içindeki şu arkadaşları şöyle komple sileyim ben. Sonra tekrar gelelim. Biz buraya öncelikle yapmış olduğumuz şu logoyu ekleyelim. Ama bunu eklerken de bir tane div ekleyeyim şöyle. Ve bunu onun içine ekleyeyim şöyle. Class name verelim. Padding 6 vereyim. Çünkü orası çok dar. Birazcık genişletmemiz gerekiyor. Şundan şöyle bir tane daha, ya da şöyle yapalım. Bir tane daha div açayım. Ve buraya diyelim ki class name flex row ve full diyelim. px 6 diyelim. Padding button 10 diyeceğim. Evet, şöyle dursun şimdilik. Tekrar şöyle sayfamı büyüteyim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi birazcık daha genişledi. Şimdi ben bunun içine bir iki tane şey ekleyeceğim. Dediğim gibi yapmış olduğum menüleri buraya ekleyeceğim ki yan yana güzel bir şekilde dursunlar. Evet. Tamam, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim, bu arkadaşı da yaptık sayılır az çok. Şimdi artık bizim diğer bir menümüze geçelim hemen. Hemen tekrar komponent bölümüme geliyorum. Menümün ismi navbar olsun. Navbar.tsx rafce diyelim ve bunun içinde normal olarak tabii ki bir tane nav'la çalıştıracağım. Hemen şöyle nav, evet, diyeceğim ki class name shadow md diyelim, küçük bir gölgelendirme. Normalde gizli ol ama LG'de blok bir şekilde gel ve translation ya da hiç eklemeyelim. Yani hover efektleri vesaire ekleyebiliriz de vazgeçtim, hiç eklemeyelim. Tekrar div diyeyim. Class name yine container yapısı içinde olsun.
Tekrar geleyim, bir tane div yazayım. Burada class name flex item center justify center diyelim. Tamam. Şu boşlukları şöyle aralardan temizleyeyim. Tamam. Şimdi buraya kadar işlemlerim tamam. Ben bunu birazdan zaten ya da eklemem gereken yer neresi normalde mantıken? Header'ın altı. Şöyle tekrar yine aynı şekilde navbar diyerek bu arkadaşı buraya ekleyeyim. Tabi şu an için çok bir şey olmadığı için gelmeyecek. Zaten hiçbir şey yok aslında. Bir şey gelmeyecek. Şimdi ben buraya bir menü tasarımıyla yapacağım. Şöyle bir iki tane daha bir şey ekleyeyim en iyisi ben buraya. Tekrar. Tasarımı ben daha önceden hazırladığım için az çok biliyorum. Yani şey olmasın diye. Şöyle tekrar geleceğim. Buraya bir div class name px0 py4 diyeceğim. Flex ve item center justify center diyeceğim. Evet, şöyle kalsın. Şimdi bir tane daha son olarak bir tane daha div açacağım ve bunun içinde benim yan yana menülerim olacak. Div class name flex item center space x 8 ile boşluk verelim, 7 ile 8 ile neyse boşluk verelim. Text tipi de base olsun diyelim. Evet, bu şekilde yazalım. Şimdi hemen navbarımızda olması gereken şeyleri, yani rotalarımı söyleyeceğim öncelikle. Hemen tekrar şöyle geliyorum buraya. Komponent sayfamın içine. Diyeceğim ki navbar rota. Evet, şöyle rafçe diyelim. Tamam. Şimdi burada iki tane şey tanımlayacağım. Diyeceğim ki const quest rota eşittir süslü parantez, köşeli parantez. Şimdi benim rotalarımda neler olacak? Label'ında dashboard yazsın, virgül. Href'inde şu şekilde ana sayfa linki olacak. Tekrar geleyim, bir tane daha açalım. Label'ında browse yazsın ve virgül, tekrar href'inde search bölümüne gitmesi için şöyle bir rota için bir ayar yapalım. Şimdi aynısından bana bir de şey için lazım. Bu şimdi questler için, yani normal kullanıcılar için. Bir de aynı zamanda bana için teacher için lazım. Hemen buradaki tekrar rotamı da değiştireyim. Teacher rota diyelim. Ve burada diyeceğim ki course teacher, evet, teacher sayfasının içindeki kursus şeklinde yazalım. Tekrar buraya da işte analiz, şöyle olması lazım. Neyse işte. Yok, şu y. Tamam, şöyle. Tekrar gelelim aynı şekilde burada teacher. Evet, şu şekilde sayfamızın ismini de söylemiş olalım. Şimdi biz normalde hangi sayfamızda yapmıştık? Şu teacher ve exit işlemini yapmıştık ya. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Şimdi burada yapacağımız işlem şu olacak tam olarak. Yukarıdaki URL'i bana yakalayacaksın arkadaşım diyeceğiz. Yakaladın mı? Teacher'ı buldun mu? Tamam. O zaman ne yapacaksın sen bana? Teacher rotaları getireceksin. Bulamadın mı? Quest rotaları getireceksin diyeceğiz. Ve normalde eğer zaten daha önce muhakkak kullandığınızı varsayıyorum, bir map döndürme işlemi yapmışsınızdır. Biz de şu an diyeceğiz ki işte eğer ki arkadaşım yakaladıysan dediğim gibi şunun map'ini dönder. Yani bu arkadaşı bana döngü şeklinde dönder diyeceğiz. Mantık bu şekilde olacak. Hemen bununla ilgili şuraya bir tanımlama yaparak başlayalım. Diyelim ki const pet name eşittir use pet name. Bu arkadaşı eklediğimiz zaman yukarı bir use silent yazmamız gerekiyor. Hemen çıkalım. Use silent. Tekrar gelelim. Burada const is teacher page diyelim, eşittir pet name. Evet, pet name nokta includes. Eğer ki şu arkadaş zorunlu olmasın, sonra hata verdirebilir. Şöyle yapalım, evet.
Tekrar buraya gelelim. Teacher. Bunu yakaladın mı? O zaman is teacher page. Evet. Şimdi burada hemen bunun şartını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki const rotalar is teacher page. Yakaladın mı sen bunu arkadaşım? Yakaladıysan o zaman benim yukarıdaki büyük harfle yazdım galiba orada teacher rotalarım. Ama yakalayamadığın zaman o zaman quest rotalarım diyeceğim. Yani ben ne yapıyorum aslında? Burada routes diye bir değişken tanımladım. Duruma göre bu değişkene ya bu arkadaşa eşitledim ya bu arkadaşa eşitledim. Şimdi o zaman ne yapacağım? Ben bu arkadaşı döndüreceğim ki sonuç ne olursa olsun beni artık ilgilendirmiyor. Rota ne diyorsa doğrudur deyip kabul edeceğiz. Hemen buraya tekrar diyorum ki routes.map. İsmini senin root olarak yani elemanların isimlerini artık root senin. Tekrar şöyle bir tane parantez, süslü parantez, tamam. Şimdi artık burada ne döndürmek istiyorsam döndürebilirim. Şöyle bir test yapalım. Gerçi anlaşılmayacak. İki tarafta da iki tane kaydım var. O yüzden dolayı pek bir şey anlaşılmayacak. Evet, şöyle div a, tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şu arkadaş öncelikle bir flex diyelim, item center diyelim ve bu arkadaşı bu arada navbar root'u bir yere eklemedik. Şu an o yüzden dolayı da bir şey gelmedi. Space x8 diyelim yine. Z50 diyerek bir de yukarı atalım bu arkadaşı. Evet, navbarımıza gelelim. Hemen tekrar gelelim. Buradaki navbar routes diyerek bu arkadaşı buraya bir ekleyip ne gözükecek bakalım. Şu an tabii ki anlaşılmayacak. Görmüş olduğumuz gibi içinde sadece A yazıyor. Ama normalde mantıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Daha rahat anlayabilmek için tabii ki şunu da yapabiliriz. Evet. Birinde 2, birinde 3 tane görmüş olduğumuz gibi işlem var. Bu şekilde yapacağız. Şimdi burası için bir tane hemen bir item tanımlayalım. Yani bir tasarım yapacağız ve bu tasarımı ne yapacağız? Döndüreceğiz. Hemen şöyle tekrar komponentimin içine yeniden geleyim. New file header item .tsx rafc diyelim. Şimdi bu arkadaşın alması gereken bazı değerler var. Çünkü eğer ki bu değerleri almazsa bir dakika, header item değil, yanlış söyledim, pardon arkadaşlar, siliyoruz bunu. Burası artık bu alan navbar olduğu için navbar item olacak. Evet. Biz buraya nav dedik ya, o yüzden dolayı isimleri de karışmasın, o yüzden navbar item diyeceğim. Tekrar rafc diyeyim. Evet. Şimdi navbar item'ımızda hemen iki tane değerimiz olacak. Diyeceğim ki interface navbar item props. Şimdi ben navbar route'umuza baktığımızda döndürmemiz gereken değerlere baktığımızda bir label ve bir ref olduğunu görüyorum. Ben yine aynı şekilde bu arkadaşa bu iki değeri vereceğim ki bana düzgün bir tasarımla döndürsün. Hemen geliyorum buraya, bir tane label string türde virgül href string türde ve sonra tekrar gelelim, bunları şöyle atıyorum. Evet. Sonra hemen burada tekrar şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki const pet name eşittir use pet name. Şimdi biz burada pet name'i neden kullanacağız? Çünkü girmiş olduğumuz URL'i vesaire bir öğrenelim ki ona göre aktifse sayfa aşağı tarafta birazcık daha farklı bir tasarım yapalım. O yüzden dolayı. Daha sonra tekrar gelelim. Şöyle yapalım. Const router diyelim. Gerçi router'lık bir işimiz yok demeyelim hiç. Yani yönlendirme işlemine ihtiyacımız olabilecek büyük bir ihtimal daha sonra burada, ama şu an için yok gibi. O yüzden hiç karıştırmayalım. Sonra şöyle yapalım. Şimdi benim aktiflikle ilgili bir şeyler tanımlamam gerekiyor burada. Hemen şöyle diyeceğim ki const is active diyelim ve eşittir diyelim. Daha sonra eğer ki pet name, evet, şunun ismini düzelteyim. Sürekli pet name. Tamam. Fark etmez de benim gözüm alışmayacak. Pet name diyeceğim. Eğer ki eşitse buna, o zaman href eşittir bu diyeceğim. Sonra tekrar gelelim burada. Bu kadar uzatmaya aslında gerek var mı?
Şöyle yine tanımlayalım, olmazsa hemen şöyle tekrar diyeyim ki burada href ya da veya pet name. Evet, şöyle yapsak daha kolay gözüküyor. Evet, pet name eşitse href'e veya yine pet name start with diyelim şu şekilde ve şöyle yazacağım. Şimdi biz burada href'in değerini bir şekilde almaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz değere göre de bizim aşağıda bu isActive ile birlikte bir karşılaştırma yapıp bir ekstra CSS uygulayacağım. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazmak zorundayım. Şöyle direkt yazdım ve söyledim. Şimdi normalde eğer ki sondaki bir şeyi vesaire almaya çalışıyorsak okey, ama şimdi normalde search'ten sonra bir şeyler daha gelebilir. Yani şöyle bir dizim vesaire de olabilir belki. O yüzden dolayı biz bunu ne yapacağız? Start with ile birlikte yakalayacağız ve bu şekilde söyleyeceğiz. Sonra hemen burada bunun tasarımını yapalım. Şimdi tasarımda rahat bir şekilde görebilmek için buradaki artık arkadaşların şeylerini söyledik, rotalarımızı söyledik. Buradaki bu div'i hemen silip yerine navbar, evet, navbar item, tekrar gelip burada bu arkadaşların değerlerini artık verebilirim. Diyeceğim ki rotanın içindeki href'sin sen artık. Tekrar geleceğim label, bunun içindeki nesin, label'sın şeklinde söyleyeceğim. Evet, şu an ne var, item geldi sadece tabii ki. Hemen bu arkadaş normalde olduğu gibi bir link olması lazım ki bir yere tıklandığı zaman yani burada ne olması gerekiyor? Linke gitmesi gerekiyor. O yüzden dolayı link kullanıp hemen yukarıdaki gelen href değerini yine alarak gönderme işlemini yapacağım. Sonra tekrar buraya aynı şekilde gelip label dersem zaten göreceğim, ama bu linkle bu link aynı şey değil. Evet, ikonu yükledim yanlışlıkla. Şöyle tekrar gelelim. Şu arkadaşı yükleyelim. Evet, artık dashboard ve browse bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu arkadaşa hemen yazmış olduğumuz şeyle birlikte, şartla birlikte CN kütüphanesinde kullanarak bir şey verelim. Normalde sen flex ol ve fontun semibold olsun diyelim. İçindeki yazıları uppercase yapabiliriz ya da bu şekilde de kalabilir. Uppercase deneyelim, şöyle büyük olsunlar. Daha güzel gibi duruyor. Tamam, böyle olsun. Sonra tekrar bu arkadaşın şuradan bir virgül atalım ve diyelim ki is aktifse, evet, is aktifse vv, o zaman bana underline ve underline offset 8 diyeceğim. Aralarındaki boşluğu bırakmak için ve ya da değilse bu şekilde olması gerektiğini söyleyeceğim. Şu an search sayfasındayım ve search sayfası browse sayfasında, hatırlarsanız şöyle bir yerde yazmıştık onu rotalarında. Evet, şöyle baktığımızda browse şu an aktif olan sayfa olduğu için altı çizili şekilde geldi. Diğer hiçbir sayfada şu an için öyle bir şey eklemedik, yani bir şeyde söylemedik, yani tam olarak URL'ini diğerlerini daha oluşturmadık. En azından şu an test aşamasında bunu görmüş olalım dedim. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Başka geriye ne kaldı? Şimdi search kısmımız tamam, header'ımız tamam, ama ekranımı küçülttüğüm zaman burada artık buradaki itemların bana gelmesi gerekiyor. Şuradakileri, değerlerin gelmesi gerekiyor. Bunun için de şimdi biz buraya ne dedik normalde? Navbar rota dedik. Şimdi öncelikle bir mobil menümüzü açalım. Mobil menü. Burada söyleyeceğim şey de tam olarak nav rota olması gerekiyor. Tekrar şöyle bir nav rota diyelim ve şöyle yazalım. Tekrar geleyim, ben bu arkadaşı şöyle bir daha bir küçülteyim. Buraya tıklayalım. Şu şekilde bir yapı oldu. Pek güzel belki bir yapı olmayabilir. Yani mantıken bunları alt alta dizmek daha güzel belki olabilir, ama dediğim gibi çok fazla tasarımla uğraşmayacağız. Ve bu şekilde de yani mobil menüyle en azından çok fazla işimiz olmayacak, ama kodlarken kolay olması açısından mobil menüde olması tabii ki bize kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra eğer ki isterseniz bunun için yeniden bir tane daha bundan kopyalayıp, yani bunu burası için işte dikine yapabilirsiniz mesela. Burası için yeniden bir tane bir menü, yeniden bir alan oluşturmanız gerekiyor. Ben oluşturmak istemedim. Daha fazla uzatmak istemedim. Her tarafta düzeltmek istemedim. O yüzden aynı yapıyı kullanarak bu şekilde devam edeceğim. Evet. Bu şekilde şu an için işlemlerimiz tamam.
Evet, şimdi şöyle yapalım. Şimdi bizim şurada öncelikle bir tane hatamız var. Bunu düzeltelim. Buraya bir tane key ekleyeyim. Root.href diyelim. Bu keyleri muhakkak verelim. Bir map yaptıysak eğer ki vermediysek deploy ederken bize sıkıntı yaratacaktır. O yüzden dolayı unutmadan bunu bir ayarlayalım. Daha sonra şimdi dashboard browse sayfalarımızı yapmıştık. Ya daha doğrusu tam olarak yapmadık da oluşturmuştuk. Burada teacher modunda kursus diye bir bölüm var. Şimdi buraya tıkladığım zaman böyle bir sayfaya gidiyoruz. Öncelikle kurslarımızla ilgili bir sayfa oluşturalım ve yeni kurs eklemek için adımlarımızı başlatalım. Hemen sayfamın ismi ne? Teacher'ın içindeki kursus. Yine aynı şekilde teacher klasörüne geliyorum. Bir tane kursus diye bir dosya oluşturacağım. Daha sonra tekrar geliyorum. Bu kursun içine bir tane page.tsx rafc kurs page diyelim. Daha sonra bu sayfada benim bir kurs ekleyebilmem gerekiyor. Hemen şöyle bir tane padding 6 diyelim ve buraya bir tane link ekleyeyim. Evet, link next link, gideceği sayfa tam olarak şu olsun. Href teacher sayfasından create diye bir sayfaya gideceğini söyleyelim. Evet, bu şekilde olsun ya da kurs create de diyebiliriz aslında, o da olabilir ya da teacher create dememiz yeterli aslında. Tamam. Sonra güzel bir görüntü olması için buraya biz bir tane buton ekleyelim. Component buton ve içine de new kurs diyelim. Evet, şu şekilde. Buna bastığım zaman gidecek olan sayfayı hemen aynı şekilde gelip oluşturalım. Tekrar teacher'ın içine geliyorum. Create, evet, dosya create ve tekrar buraya gelelim. Page.tsx rafc new kurs page. Evet, şöyle yazalım. Tamam. Şimdi bizim bu new course page sayfamızda bir form kullanacağız ve buradaki formdan faydalanacağız. O yüzden dolayı yüklememiz gereken birkaç tane şey de olacak hatta. Öncesinde şöyle bir alan yapalım. Sayfamızın ortasında bir başlık olsun ve input alanını ekleyelim ve buton gibi çeşitli alanlarımızı ekleyerek devam edelim. Şimdi ilk başta şöyle tekrar geliyorum. Buradaki şöyle diyelim ki buraya div class name max ve 5x large diyelim. Evet, şöyle. Daha sonra mx auto item center justify center flex h'de full şekilde olacağını söyleyeyim. Sonra tekrar geleyim, bir tane h1 ekleyeyim ve bu arkadaşa class name'ine text 4x large diyelim ve diyelim ki new course. Şöyle yapalım. Biz burada şimdi flex dedik, bize sıkıntı yaratacak. Şöyle yapalım. Tekrar bir div daha açalım. Şöyle tekrar diyeyim ve buraya tekrar gelin. Class name space y ekseninde dörtlük bir boşluk. Tekrar geleyim, bir tane p vereyim. Class name text sm diyelim ve burada diyelim ki what would you like to name your course? Kursun ne hakkında gibi bir şeyler söyleyelim. Evet, şöyle geldi. Bunun altına şimdi bir input alanı ekleyeceğim ve bu input alanını eklerken de buradaki formdan faydalanacağım. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim. Biz daha önce de formu yüklemiştik zaten. Komponent dosyalarımıza baktığımızda var zaten. Şöyle örneklere baktığımızda use form kullanıldığını görüyoruz ve zot kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bizim aynı şekilde bu arkadaşları yüklememiz gerekiyor. Şu kütüphaneleri aynen şu şekilde alayım. Şuraya öncelikle yazayım. Daha sonra React hook form, yine şöyle geleyim. Yes. Şöyle ilk bunu kuralım. Ops, tabi böyle kuramıyoruz. Şöyle kopyalayacağım. Diyeceğim ki npm install React hook form. Daha sonra zot'u yükleyeceğim. Aynı şekilde tekrar npm install zot. Evet, bu iki arkadaşın kütüphanesini, hatta üç arkadaşın kütüphanesini de alayım, buraya ekleyeyim. Bunlar tamam. Onun dışında bana şöyle bir de toast lazım. Şöyle tıkladığım zaman şu şekilde bir hata mesajı, yani hata mesajı ya da başarılı gibi bir şeylerin yazmasını istiyorum. O yüzden bu arkadaşın da yapılandırmasını yapalım. Hemen şunu şu şekilde geldim. Bunu yazıp kopyalayıp yüklüyorum. Daha sonra Axios'a ihtiyacım var. Bir API'ye istek attığım zaman atabilmem için, o yüzden dolayı şu an tabii bir API oluşturmadık ama bu arkadaşı da hemen başlangıçta aynı şekilde gelip yükleyelim. Bu da tamam.
Evet, Axios ile ilgili bana 3 tane dosya oluşturması gerekiyor. Şöyle aşağı doğru tekrar gidelim. Nasıl kullanabileceğimizle ilgili örneklerin burada olması gerekiyor. Şöyle tekrar bakayım. Bir tane burada layout'lu bir örnek vardı. Evet. Şurada şu arkadaşı yine benim tüm layout'umu kapsayacak şekilde, yani tüm dosyalarımı kapsayacak olan layout'a ekleyeceğim. Şöyle gelip bir bulalım öncelikle. App layout, tamam. Tekrar buraya gelelim. Şöyle şu arkadaşı yazayım ve bu arkadaşın da kütüphanesini aynı şekilde geleyim ekleyeyim. npm run dev diyelim ve bir de aynı zamanda bu arkadaşı deneyelim nasıl çalışıyor. Şuradaki şu butonu aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve benim şu an çalışmış olduğum sayfama şöyle bir ekleyeyim ki sadece test edelim. Daha sonra bu arkadaşı sileceğiz zaten. Evet. Şöyle temel sayfamı gelip yeniliyorum. Evet, bir yerde hata var gibi bir şeyler söyledi. Bakalım. On click function çıldırım vesaire bir şeyler söylüyor. Tekrar bir daha bir yenileyim. Kopyala yapıştır yaparken bir şeyler yanlış ya da yanlış yere kopyalamış mı olabilirim? Şunu şuradan şöyle bir sileyim. Şuraya şöyle tekrar yeniden bir daha bir ekleyelim. Tekrar bakayım. Evet. Şöyle tekrar. Silent component function layout'umuza eklediğimizde de bir sıkıntı yok sanırım. Şu arkadaşa sadece şu an için şöyle bir use silent diyeceğim. Belki Toast'la ilgili öyle bir sıkıntı olabilir. Tekrar sayfamı yenileyim. Evet. Şimdi Show Toast'a bastığım zaman şöyle bir hata aldık direkt. Toast şeyi yüklü değildi tabii şu an bize. İstediğim şey tam olarak bu değil. Şu komponentin içindeki şu arkadaşı gelip yüklüyorum. Tekrar buraya basalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle buraya bir hata mesajı verdi. Şimdi ben bu arkadaşı birazcık özelleştirmek istiyorum. Şöyle tekrar gelecek olursam. Burada variant özelliği var yine bu arkadaşın. 2 nokta dersem. Burada 2 tane seçeneği var. Şunu seçelim mesela. Tekrar basayım. Görmüş olduğum gibi kırmızı geliyor. Diğerini seçtiğim zaman da default. Buna bastığım zaman da renksiz bir yapı geliyor. Şimdi ben başarılı işlemlerim için yeşil bir tane tost isteyebilirim. O yüzden şöyle gelelim. Buradaki bu varyantımızı değiştirelim hemen. Default'unu success yapabiliriz. Kolay olması için. Ya da default'u normal bir şekilde kalabilir. Bir tane success diye yeni bir varyant yazabiliriz. O yüzden dolayı ben şuradaki şu arkadaşı şöyle bir tanesini şöyle kopyalayayım. Evet, şöyle tekrar virgülü vesaire var. Burada şu arkadaşın ismini success olarak değiştireyim. Daha sonra burada border red olan alanları green olarak değiştirirsem bana yeşil bir yapı verecektir. Şöyle tekrar green. Evet, green, tamam. Şöyle olsun. Şimdi tekrar hemen gelip bu arkadaşı aynı şekilde burada deneyelim varyantına. Şöyle tekrar bakalım success. Tekrar show toast diyelim. Evet, yeşil bir şekilde verdi. Evet, varyant şeyimizi de bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi hemen gelelim bu sayfamızın geriye kalan tasarımını yapmaya. Hemen tekrar buradan geliyorum. Form sayfasına bakacağım. Form sayfası için burada bir sürü örnek var. Ben de aynı bakmış olduğum şu örnekteki şeye göre yapacağım yine. Şurada şöyle bir form şeması var. Öncelikle bu form şemasını alarak başlayalım. Benim bu alanımda sadece bir tane title'ım olacak ve içinde de title required gibi bir şeyler desin ve bir karakter benim için yeterli. Şöyle bir karakter olarak bunu söyleyelim. Sonra tekrar gelip bakalım. Şu şekilde bir form resolver var ve bunu da yine aynı şekilde buraya ekliyoruz ki bir hata mesajı vesaire bir şey olduğu zaman bana bununla ne yapıyor? Bilgi veriyor. Şimdi şuradaki isimlerin dikkatli bir şekilde olması gerekiyor. Yani benim şu an formumda bu arkadaşlara rahat bir şekilde erişebilmem için formda kullandığım elementlerin de isimlerin buradakilerle aynı olması gerekiyor. Yani burada title yazıyorsa aşağı tarafta da name'de de title yazacak. Eğer ki yanlış bir şey yazarsanız otomatikman zaten Chrome'a baktığınız zaman direkt hata almaya başlayacaksınız. Yani Chrome'un konsol ekranına baktığınızda direkt hata almaya başlayacaksınız. İçine bir şey yazdığınız zaman zaten submit ettiğiniz zaman da çalışmayacak. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Bunu söylüyoruz. Sonra tekrar şöyle yine aşağı doğru geleyim. Burada bir form örneğimiz var ve burada görmüş olduğumuz gibi bir handle submit ve on submit var. Yani benim bir buraya öncelikle on submit
eklemem gerekiyor. Hemen şu şekilde gelelim. Bakalım burada onSubmit ile ilgili bir örnek vermiş mi? Vermemiş. Kendimiz yazarız. Problem değil. Kopyala yapıştır yapayım en azından dedim. onSubmit diyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki async is submitting, pardon, şöyle yapalım, values z nokta infer ve type of şema diyeceğim. Form şema diyeceğim. Evet, şu arkadaşı şöyle ekliyorum. Sonra burada ne istiyorsam söyleyeceğim. Şimdi benim işlemim bittikten sonra ve valid işlemlerimle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa ve ne olması gerekiyor? Form sürekli istek atmaması gerekiyor. O yüzden dolayı is submitting ve is valid diye bir özellik ekleyeceğim ve buna da diyeceğim ki formdan gelen form state diyerek bu arkadaşı burada tanımlayacağım. Bunlar tamam. Sonra burada hemen bununla ilgili bir işlem yapalım. Şöyle bir try catch diyelim. Eğer ki hatalı bir durum varsa o zaman bana hata mesajını yazdırmasını isteyebilirim. Ya da ne diyebilirim yine? Kullanmış olduğum tostla birlikte işte toast 2 nokta nasıl yazmıştık, şöyle bunu bir defa yazayım, olmazsa bir daha sıkıntı yaratmasın bana. Şöyle bakalım hemen. Toast. Evet, şöyle tekrar geliyorum. Evet, şu şekilde kullanılıyormuş. Ben de yine aynı şekilde yazacağım buraya. Toast şöyle. Evet, kopyalayamadım mı? Evet, kütüphanesi vesaire zaten yüklü. Tamam. Hata mesajını tabii kendi isteğimiz doğrultusunda aynı şekilde yazabiliriz. Ama burası hatalı bir durum olduğu için buraya eklememiz gereken diğer bir arkadaş şu olmalı. Ve title ve description kısımlarından bir tanesini kullanabiliriz ya da ikisini de kullanabiliriz. Problem değil. Something went wrong desin. Buraya da mesela aslında şunu da yapabiliriz. Buradaki error'umuz var ya. Bu error'u gelir burada description kısmında aynı şekilde yazdırır ve kullanıcıya gösterebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi normalde bizim bir API'miz vesaire bir şeyimiz yok. Şu an için oluşturmadık ama oluşturacağız. Hemen biz bu arkadaşı hazırlayalım. Yukarıda zaten async dedim ve burada await kullanacağım zaten. Diyeceğim ki axios nokta bunun kütüphanesini yükledim diye hatırlıyorum. Import axios from axios. Tamam. Tekrar geleceğim burada. Axios nokta post API'nin içinde kursus şeklinde olsun ve bu arkadaşa benim forumdaki value değerlerimi göndereceğim. Zaten bir tane değerim var ama bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra router ekleyelim ve kullanıcıyı yeni bir sayfaya yönlendirelim. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Const router eşittir use router diyelim. Next navigation. Tamam. Sonra tekrar gelelim, burada router eşittir, pardon, router nokta push süslü parantez, evet, aman tuhaf tırnak, teacher sayfasından kursus sayfasına ve oradan da response'den gelen data ID'ye göre beni oluşturmuş olduğum sayfanın detay sayfasına göndersin diyeceğim. Evet, bu şekilde bunu da yazıyorum. Şu an şöyle tekrar gelip bir bakalım. Tabi biz buradaki her şeyi yazdık ama buradaki tasarımı kopyalamadık. Hemen şöyle tekrar geleyim, aynı şekilde formu alayım ve tasarımı direkt kopyalayalım oraya. Evet, bulabilirsem. Şurası. Şu formu şöyle direkt gelip alıyorum ve aşağı tarafa aynı şekilde gelip yapıştıralım. Şunun şöyle altına yapıştırayım. Bir hata vermemesi gerekiyor. Her şeyi yazdık zaten. Tamam. Şimdi yukarıdan aşağı düzeltelim. İlk düzeltmemiz gereken alan burası. Aslında şöyle göstermem gerekirse size, yani en azından bir hatayı tespit etmek için kullanabilirsiniz bunu. Ben mesela buraya bakın, her bir şey yazdığımda şey sayısı artması gerekiyor. Bir defa mı artıyor? Bir defa artıyor sanırım. Ben fazla artıyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Mesela direkt bir şeye bastım, direkt bana hata geldi. Yani buradaki ismin düzgün olması gerekiyor. Şöyle tekrar title yazalım. Tekrar göstermem gerekirse şöyle incele. Sayfamı yenileyim. Konsol. Evet, şu an yine hata verdi.
Herhalde onunla ilgili değil şu an veren hata, başka bir şey olabilir. Tamam ama şu an için doğru olması gerekiyor. Duruma göre tekrar bakarız zaten bir hata alırsak. Ee, Sonra burada field ile birlikte zaten de değerleri alıyoruz. Şuradaki tasarımımızı düzeltelim. Title diyelim. Onun dışında field shotgun diyor placeholder'ında. Biz de burada diyelim ki işte kurs title desin. Burada başka ne var? Şurada görmüş olduğumuz gibi bir açıklama var. Bu açıklamayı kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de. Çok da önemli değil açıkçası. Forum description'ı şu şekilde yazayım. Daha sonra tekrar sayfamı şöyle bir yenileyeyim. Direkt submit dediğim zaman bana yukarıda yazmış olduğum hatayı da veriyor ve bu da başarılı bir şekilde çalışıyor. Onun dışında başka neyimiz var? Şöyle aşağı iniyorum. Bir tane butonumuz var. Bizde iki tane buton olsun ve birinde cancel olsun ve birinde de işte işlemleri devam edebilmesi için iki tane butonumuz olsun. Şöyle yapayım. Şu butondan bir tane daha kopyalayayım. Aynı şekilde şöyle tekrar gelip yazalım. İki tane submit oldu. Buradaki butonun tipi buton olsun öncelikle ve cancel yazsın. Ve varyantı farklı olsun ki göze çarpsın. İşte ghost diyelim mesela. Şöyle bakayım. Ghost değil de başka ne var? Default link outline nasıl duruyor? Tamam, outline diyelim. Şöyle tekrar div açayım. Bu iki arkadaşı bunun içine taşıyayım. Ve buraya hemen class name flex ve gap 5 diyelim. Aralarına boşluk vermiş olayım. Gap 2 diyelim, en iyisi fazla oldu ve item center diyelim, ortalı bir şekilde olsunlar. Tamam, şöyle tamam, bir sıkıntı yok gibi. Sonra tekrar geleyim, buraya type dedik aynı zamanda ve buraya bir de disable özelliği ekleyeceğim ve yukarıda yazmış olduğum formun türüne göre diyeceğim ki eğer ki işlem is valid değilse ya da is submitting değilse o zaman valid işlemini bu şekilde söylesin. Burada da submit değil continue yazsın. Evet. Şu arkadaşa da şöyle ekleyelim. Evet, bir şey göndermedik aslında. Yanlış mı yazdık bir şeyi? Disabled. Şöyle tekrar is valid veya değerler dolu değil ya. Şöyle bir şey yazdığım zaman görmüş olduğumuz gibi artık ne olacak? Buna göre çalışacak. Evet, validation işlemimizde böyle ayarlamış olduk. Başka şu an için buraya ekleyeceğim bir şey yok gibi. Şimdi normalde bizim şu arkadaşımız çalışıyor aslında ama bu arkadaşı da kısaca bir test edeyim sadece. Hemen şuraya sadece geleceğim. Şuraya test amaçlı sadece bunu bir yazacağım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir emin olayım. Daha sonra zaten diğer bölümleri yapacağız. Continue diyelim. Bir tane error var. Something went wrong. Error'u şuradaki şu error bize sıkıntı yarattı değil mi? Tamam, şöyle olsun şimdilik. Tekrar continue diyelim. Evet, bu şekilde çalışıyor. Name code objects. Tamam, validation çalışıyor. Şu an bu hatanın sebebi şuradan dolayı büyük bir ihtimal. Problem değil. Bunu daha sonra zaten tekrar düzenlerken yaparız. Values infer, şurayı da tekrar bir daha bir kontrol edelim. Şimdi artık API'mizi yapabiliriz. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Tamam. Evet, şimdi veri tabanı ayarlarımızı yapalım. Ben veri tabanımı önceden yazdım, ayarladım. Şimdi birazdan zaten sizinle de paylaşacağım. Ama öncelikle veri tabanımızı oluşturalım. Daha sonra Prisma Silent'ımızı kuralım. Bunları teker teker yapalım. İlk başta şöyle Prisma Silent sitesine geldiğimizde kullanabileceğimiz database'leri burada görebiliyoruz. Neon var mesela PostgreSQL için kullanılan bir web sitesi, yine bir altyapı. PlanetScale var, yine aynı şekilde MySQL için kullanılıyor ama önceden ücretli sürümü vardı. Bir hafta öncesine kadar, belki siz bu videoyu izlediğinizde bir ay öncesine kadar da demem daha doğrudur, daha doğrusu. Ama artık sanırım ücretli sürümü var. Sadece ücretsiz bir şekilde sanırım kullanamıyoruz. Yine siz istiyorsanız MySQL ile yazmak isterseniz bu arkadaşa bir bakarsınız. Onun dışında biz MongoDB kullanacağız. Bu yüzden dolayı MongoDB'de bir kullanıcı oluşturup yine aynı şekilde giriş yapmanız gerekiyor ve biz buradaki ücretsiz olanını kullanacağız. Ben daha önce Messenger klon ve Netflix klonu zaten ben MongoDB'de yapmıştım.
Yine Udemy kullanıp da aynı şekilde MongoDB'de yaparak devam edeceğim. Şimdi MongoDB'de yapmadan önce benim Prisma Silent'ı yüklemem gerekiyor. Bunun için şöyle tekrar bakalım. Introduction bölümünde şu arkadaşa tıkladığımızda kurmamız gereken dosyayı söylüyor ve yapabileceğimiz şöyle bir iki tane ayarı da bize burada gösteriyor. Bu dosyayı biz normalde Prisma init diyerek oluşturuyoruz. Tabi şu an için oluşturmadık. Öncelikle Prisma Silent'ın kendisini kurmamız gerekiyor. Hemen şu arkadaşı şu şekilde yazarak Prisma Silent diyerek bu arkadaşı oluşturuyorum. Kuruyorum, daha doğrusu oluşturmuyorum. Daha sonra npx Prisma init diyerek db init de olabilir. Db init sanırım ya da init şu şekilde diyerek bir dosya oluşturacağım ama değilmiş. db yok o zaman. npx Prisma init diyerek bir şema dosyası oluşturacağım. Evet, şema dosyam oluştu şuraya Prisma diye. Evet, bunun içine bu ayarları yazacağım. Şöyle tekrar geleyim. Neredeydi o arkadaş? Database. MongoDB. Burada mıydı? Evet, çok da önemli değil. Şuraya sadece Ctrl Space ile birlikte basarsanız MongoDB zaten göreceksiniz. Ve bu şekilde yapacağız. Burada bir database URL'imizin olduğunu görüyoruz. Bunu environment dosyasında tanımlamamız gerekiyor. Ben videoyu ikinci defa çektiğim için silmeyi unutmuşum. Şimdi birlikte oluşturacağız tekrar aynısını. Tekrar geliyorum, burada proje bölümünden şöyle yapacağız. New project diyerek yeni bir proje oluşturacağım ve projemin ismi Udemy Clone olsun. Ve daha sonra next diyerek ve create project diyerek ne yapacağız? Oluşturacağız. Evet, bekliyorum birkaç saniye. Evet, burada database bölümünde, daha doğrusu overview bölümüne tıklayalım. Buradan yeni bir database oluşturmak istediğimi söyleyeceğim ve ücretsiz olanı istediğimi söyleyeceğim ve buraya yazacağım isim önemli ya da cluster 0 da kalabilir ama buraya yazdığımız ismi unutmamamız gerekiyor. Ben o yüzden dolayı buraya Udemy diyeceğim ve bu şekilde oluşturacağım ve create deployment diyerek bu arkadaşı hemen şu şekilde yapacağım. Birden fazla eğer oluşturduysanız şu ara bir doğrulama gelebilir. İnsan mısın diye. Evet, bu şekilde yazacağım. Bir username ve bir password oluştuğunu burada görüyoruz. Buradaki verilerimiz doğrultusunda benim bu environment dosyasına bilgilerimi yazmam gerekiyor. Burada copy'ye bastıktan sonra şuradaki create database user'ın artık aktif olduğunu görüyoruz zaten. Create database user diyeceğiz ve diyeceğiz ki choose a connection method diyerek buradan MongoDB for vs code diyeceğim ve şuradan bu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayacağım ve benim bağlantı ayarlarımın burada olduğunu göreceğiz. Şöyle yapacağım. Database, daha doğrusu şuradaki arkadaşın aynısı olması lazım. Database URL eşittir. Şöyle bir tırnak açacağım ve bu arkadaşı tekrar gelip kopyalayacağım ve sonra da veri tabanı ismimiz, yani cluster değiştirdik ya, bunu buraya ekleyeceğim. Udemy'ydi. Yine bunu bu şekilde yapacağım. Bunu yaptıktan sonra bunun artık işim bitti. Kapatabilirim ve veri tabanımı buraya artık oluşturdum. Database bölümüne şu şekilde bir bakalım. Evet, şurada bir database'im var. Tabii şu an için browse collection dediğim zaman içinde hiçbir arkadaşın olmaması gerekiyor. Bu başlangıçta bir normal olarak geliyor. Bir standart bir tane şey gibi düşünebilirsiniz. Benim bu arkadaşla hiçbir işim yok. O yüzden ben bu arkadaşı buradan temizleyeceğim. Şuradaki şu ismi yazıyorum ve drop diyerek bu temizleme işlemini yapıyorum. Kalabilir, sıkıntı değil aslında. Boş olmaması açısından herhalde duruyor. Hatta siliyorum, tekrar mı geliyor? Evet, neyse, problem değil. Bunu birazdan temizleriz, önemli değil o arkadaş. Şöyle yapacağım hemen. Benim bu şema Prisma dosyasına bir kendi modelime uygun bir şekilde bir veri tabanı yazmam gerekiyor. Zaten ben burada ayarlarımı yaptım. Şimdi teker teker benim burada modellerimi yazmam gerekiyor. Ben modellerim hazır, o yüzden dolayı direkt kopyala yapıştır yapacağım ve size aynı şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde eğer ki elle manuel bir şekilde yazacaksanız bu arkadaşı yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu arkadaş size bir hata olduğu zaman buradaki arkadaşı kırmızı bir şekilde işaretleyecektir. Diyecektir ki şurada hata var, işte burada hata var şeklinde söyleyecektir. Ve aynı zamanda bir iki tane de snippet ekleyerek size rahat bir şekilde kod yazmanızı sağlayacaktır. Ya da benim GitHub hesabından istiyorsanız yine Prisma Silent bu dosyanın içindeki tüm verileri aynı şekilde kopyalayarak oluşturabilirsiniz. Problem yok. Şimdi
Biz zaten MongoDB vesaire söyledik. Öncelikle benim bir tane model kurs diye bir şeye ihtiyacım var ve şu şekilde gelip yazacağım. Burada bir user ID, title, description olacak ama zorunlu olmayacak. ID'm için diyeceğim ki bana otomatik bir şekilde oluştur. Bu şekilde kullanacağım. Image URL için yine string ve zorunlu olmadığını söyleyeceğim. Buradaki soru işaretleri zorunlu değil. Float alanı ilk başta oluştururken zorunlu olmamalı. Is published alanı boolean yapıda olacak ve default'u false olarak olacak. Yani ilk başta ne olacak? Kursta işimiz bitecek. Yayınlama için unpublish yani publish yapmamız gerekecek ya da yani başlangıçta unpublish olacak aslında diyebiliriz. Daha sonra bunun bir kategori ID'si olacak ve kategori tablosuyla ilişkisi olacak. Kategori tablosunu birazdan kopyalayacağım. Attachment yani bizim bu kursumuzun ekstra bir işte belgesi, verisi bir şey olabilir. Udemy'de de olduğu gibi. O yüzden dolayı bu arkadaşı bu şekilde yazacağız. Kursun oluşturulma ve güncellenme tarihi ve daha sonra indekslenmesi için kategori ID yani ben burada diyorum ki kategori ID'de bir foreign key yani bu arkadaşın bir ilişkisi var. Aynı zamanda bu arkadaş eşsizdir bilginiz olsun diyorum. Sonra gelelim kategori ile ilgili olan bölümümüze. Şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Diyeceğim ki model kategori ve zaten bunu ekledikten sonra buradaki kategorideki hatam gitti. Sadece şu an attachment'ta bir hatam var. Attachment'ta zaten ekleyeceğiz. Kategoride sadece bir ID ve name'im olacak ve bir kategorinin birden fazla kursu olabilir olduğu için burada dizi işareti kullanıyoruz ve bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi gelelim attachment bölümüne. Hemen aynı şekilde gelip attachment'ımı da şöyle gelip kopyalayayım. Attachment'ımı da şimdi şöyle bakalım. Şöyle boşluğu sileyim. Fark etmez de ya da boşluk atayım. Rahat gözüksün. Şimdi attachment bölümümüzde de yine ID bize otomatik bir şekilde oluştursun. Name, URL, kurs ID. Kurs ID'mizin yine kimle ilişkisi varmış? Kursla ilişkisi varmış. Ve bu şekilde söylüyoruz. Burada diyoruz ki bir attachment'ın bir kursla bir ilişkisi varsa birebir ilişkisi olabilir. Yani şöyle tekrar yukarı çıkalım. Şöyle tekrar bakalım. Diyoruz ki bir kursun birden fazla attachment olabilir ama bir attachment'ın bir tane kursu olabilir şeklinde bir tanımlama yapıyoruz ve bunu bu şekilde söylüyoruz. Daha sonra create add, update add'imizi yine aynı şekilde ekliyoruz. Bunları bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Bunları uzun uzun yazmak istemedim. Daha fazla zaman almaması için bu şekilde direkt kopyala yapıştır yaptım. Siz de istiyorsanız dediğim gibi hesabından alabilir ya da buradan aynı şekilde bakarak yazabilirsiniz. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bu arkadaşları yazdıktan sonra diyeceğim şey şu olacak. npx prisma db push diyerek bu arkadaşı mongodb çalışmaması lazım. Tamam. Push diyeceğim. Ve tekrar ne yapacak bu arkadaşı benim buradaki environment'taki API key'ime göre veri tabanıma oluşturması gerekiyor. Hemen gelip şu sayfayı aynı şekilde yenileyelim ve bakalım ne oldu ne bitti. Evet şu arkadaş dediğim gibi kendinden oluşan bir arkadaş. Ben bu arkadaşı yeniden sileceğim. Bu arkadaşla benim bir işim yok zaten. Benim işim buradaki collection'daki şu Udemy ile şöyle baktığımızda artık bunlar burada verilerin oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle yapacağım hemen. Clear diyelim. Şimdi normalde yine bu arkadaşı kullanabiliriz. Bir sıkıntı yok aslında. Yani çalışabiliriz. Ben şuradan bir Splint terminal diyeceğim ve buradan PowerShell diyeceğim tekrar. Ve diyeceğim ki şu arkadaşlar npm run dev ve burada da npx prisma npx prisma studio diyeceğim ve burada da prisma studio kullanacağım. Yine MongoDB de kullanabiliriz. Aslında fark eden bir şey yok. Daha kolay kullanmak isterseniz buradan direkt bunu kullanabilirsiniz. Açıkçası daha kolay oluyor bir şeyleri ekleyip silmesi. Ben o yüzden dolayı bu arkadaşı kullanacağım. Tabii ki MongoDB üzerinden de yine çalışabilirsiniz. Evet veri tabanımız şu an bu şekilde olacak. Şimdi biz bunları yazdık tamam şemamızı vesaire okey ama biz bir şey unuttuk. Bizim burada öncelikle bir de veri tabanına bir bağlantı ayarı yapmamız gerekiyor. Bunu diğer projelerimde de yine aynı şekilde hepsinde aynı sabit bir şekilde hep aynı şeyi yazıyorum. Zaten bu bizim bağlantı ayarımız olacak. Şöyle
Direkt kopyala yapıştır yapacağım yine aynı şekilde. Npx Prisma Silent, bu kütüphaneyi zaten yükledik. Burada diyoruz ki declare global. Daha sonra const db diyor, şöyle görmüş olduğumuz gibi. Ben buraya db değil Prisma db diyeceğim şöyle ve tekrar Prisma db şeklinde eşitleyeceğim. Diğer projelerimde de yine aynı şekilde bununla birlikte bir bağlantı ayarı yaparak API'larımıza erişim sağlamış olacağız. Şimdi yazmış olduğumuz bir tane şeyimiz vardı. Şöyle tekrar gelip sayfamı yenileyim. Şurada normalde continue dediğim zaman benim için bir şey oluşturması gerekiyordu. Hemen şöyle gelip şu sayfamızı bulalım. App, Dashboard, Root, Teacher, kurs sayfası ve bunun içinde, pardon burası değil, Create sayfasında bizim normalde bu butona bastığımız zaman bizim için ne yapması gerekiyor? Bir kurs işlemi için bir veri tabanına bir işlem yapması gerekiyor ve biz buraya sorgumuz dahil her şeyi yazmıştık. Şimdi biz bu sorgumuza göre hemen bir tane API oluşturarak devam edelim. Hemen app klasörümün içine yeniden geliyorum. Bir tane API diye bir klasör oluşturacağım. API ve bu API'nin içine tekrar geliyorum. Bir tane folder courses ve tekrar yeniden geliyorum içine root.ts diyerek API'mi yazacağım. Şimdi hemen ilk olarak export, şöyle export const ya da export async daha doğrusu function, işlem türüm benim post olacak. Parametre olarak rec diyelim ve buraya da request diyelim. Sonra tekrar gelelim, biz burada bir try catch kullanalım. Diyeceğim ki öncelikle const user, şöyle dememiz lazım daha doğrusu, const user id eşittir out. Bu out Clark ile birlikte bize geliyor. Neden? Çünkü biz veri tabanımıza kaydederken kurs ismini aynı zamanda kullanıcının kimliğini de kaydetmemiz gerekiyor. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const title eşittir await request'ten gelen JSON dosyasındaki bu title'ı sen yakalayacaksın. Biz buraya ne demiştik? Title demiştik. Ve şimdi bu arkadaşı yakalıyoruz. Ve diyeceğim ki eğer user ID yoksa o zaman bana bir hata mesajı göndereceksin. Hata mesajında şu olsun: next response giriş yapılamadı, unauthorized yazsın ve bir tane de status kod göndersin bana. Nerede ne hatası olduğunu bileyim. 401 olması gerekiyor. Bu şekilde yazalım. Daha sonra diyeceğim ki const kurs eşittir await prisma db. Evet, eklemiş olduğumuz bu kütüphane bu şekilde geldi. Ve daha sonra create diyeceğim. Prisma db, pardon. Öncelikle nereye ekleyeceğiz? Biz kursa ekleyeceğiz. Daha sonra create diyeceğim. Tekrar parantez, süslü parantez. Göndereceğim. Verilerin içinde bir data ve bunun içinde bir user id ve title. Daha doğrusu kaydedeceğim şeyleri söyleyeceğim. Zaten biz bunları yukarıda ne yaptık? Birer değişkene atadık ve bunları burada bu şekilde söyledim. Sonra işlemlerim bittikten sonra return next response .json ve burada da kursu döndüreceğim. Error kısmına ise şöyle yazalım hemen: console.log. Şöyle. Şimdi nerede ne hatası aldığımızı görebilmek için biz olabildiğince bu arkadaşlara şöyle diyelim ki kurssuz. Bu arkadaşları normalde projemize deploy ettikten sonra kaldırmamız gerekir. Ama şu an biz test sürecinde olduğumuz için ne yapacağız? Bunları bu şekilde yazacağız ki hataları rahat bir şekilde hangi sayfanın olduğunu görelim. Bunları şu an bir defa yazacağım. Bu şekilde genellikle bu arkadaşları sürekli kopyala yapıştır yaparım ben. Şöyle tekrar gelip yazalım ve status kodu 500 diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi artık bizim bir zaten girişimiz var. Biz burada herhangi bir şey yazıp continue dediğimiz zaman bizim bu işlemi gerçekleştiriyor olması lazım.
Şöyle diyelim ki test diyelim. Mesela continue diyelim. Bakalım ne olacak. API kursuna bir istek attık şu an görmüş olduğumuz gibi. Ve bizi bu şekilde bir sayfaya yönlendirdi. Hemen şöyle tekrar Prisma Studio'mu yenileyim. Kurs sayfasına şöyle bir bakayım. Evet, görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde kaydolmuş oldu. Attachment bölümünde vesaire yine ilişkisi vesaire var. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok gibi. Evet, bu şekilde bir kaydı oldu. Tabi sayfayı bulamadığı için bize ne dedi? Not found dedi. Biz zaten sayfamızı şu an için oluşturmadık. Hemen şöyle tekrar gelelim. Bu sayfayı oluşturalım. Nereye oluşturacağım? Burada tekrar şöyle bir bulalım sayfamı. Root Teacher kursus sayfası. Şimdi bizim burada olan ID'miz kursus sayfasının içinde sonunda bir ID ile birlikte geliyor. O zaman benim buraya bir dinamik bir ID oluşturmam gerekiyor. Yani dinamikten kastım benim yukarıdaki ID, yani buraya yazılabilecek olan şey belirli bir şey değil. Statik değil, yani sürekli değişebilir. O yüzden dolayı köşeli parantez aç kapa yapıyorum ve diyorum ki kurs ID ve tekrar yeniden bu arkadaşın içine geliyorum. Bir tane page.tsx rafc kurs detail diyeceğim. Şimdi hemen bu şekilde oluşturdum. Sayfamı tekrar yenilersem bu şekilde kurs detail yazdığını görebilirim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Burada hepsine kurs detail mi yazacak? Peki bu ID benim ne işime yarayacak? Bu ID ile bizim bu değeri bir alabilmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım hemen. Şuraya bir tane interface yazayım. Ve yazacağım interface'te diyelim ki kurs detail props süslü parantez, daha sonra diyeceğim ki params. Tekrar şöyle params ismini bu şekilde yazmamız gerekiyor. Daha sonra dikkat etmemiz gereken diğer unsur. Bu klasörün içine ne yazdıysam klasörün ismi burada önemli ve burada gelmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi kurs ID string diyeceğim. Ve tekrar yeniden buraya geleceğim ve bu arkadaşı ekleyeceğim. Kurs detail props ve kurs ID. Daha doğrusu params'ın içine yazıyoruz bunu. Bu şekilde söyledim. Tekrar gelip ben buraya eğer ki bir süslü parantez params.kurs ID dersem şurada görmüş olduğumuz gibi bununla bunun aynı olduğunu görürüz. Mesela ben bu arkadaşın ismini bu şekilde değiştireyim ve burada da yine aynı şekilde değiştirmem gerekiyor. Yaparsam görmüş olduğumuz gibi bu değere erişemiyorum. Yani yapmam gereken şey burada dosyanın ismini yazmak. Bu konuya dikkat edelim. Evet, detay sayfamızı da oluşturduk. İlk API'mizi de başarılı bir şekilde yazdık. Evet, şimdi kurs detay sayfamızda devam edelim. Kurs detay sayfasında ilk başta tanımlamamız gereken şeyleri tanımlayalım. İşte mantıken kullanıcı eğer giriş yapmamışsa ne olması gerekiyor? Kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Hemen ilk olarak gelip bu arkadaşı söyleyelim. Hemen diyeceğim ki const user id diye bir değişken tanımlıyorum. Daha sonra out diyeceğim. Clark Next.js'nin kütüphanesiyle birlikte bu değere bu arkadaşa atamış olacağım. Sonra tekrar diyeceğim ki eğer ki user id yoksa arkadaşım, o zaman beni yönlendir. Nereye yönlendirecek? Redirect, pardon bu kütüphane değil, Next Navigation kütüphanesi. Hemen diyeceğim ki şöyle. Sonra hemen tekrar gelelim buraya. Burada diyelim ki const kurs eşittir await. Şimdi buraya await eklediğim için buraya da async eklemem gerekiyor. Şimdi ben şunu yapmam gerekiyor. Evet, burada bir kullanıcı kurs için bir ID var. Okey. Ama bu kurs ID'si gerçek mi? Yani var mı gerçekten? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Hemen prisma.db.kurs, daha sonra find unique. Find unique. Daha sonra yani bir tane olması gerekiyor mantıken. Eşsiz bir şey arıyoruz. Diyeceğim ki burada word sonra burada id params nokta kurs id. Bunun ikisini karşılaştırıyorum. Bunun ikisini karşılaştırdıktan sonra eğer ki kurs değeri olumsuzsa o zaman ne yapacak bizi? Yine ana sayfaya yönlendirecek. Hemen şu arkadaşı yine aynı şekilde geldim buraya yazdım. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi benim normalde bir kurs işlemi yapabilmem için, bir
kursu ekleyebilmem için title, description, image URL gibi çeşitli alanları eklemem gerekiyor. Ve bunları kurs çekerken toplu bir anda eklemek pek mantıklı olmayabilir. O yüzden dolayı biz bunları yazacağız. Parça parça ekleyip düzenlenebilecek şekilde ayarlayacağız. Hemen şurada şöyle tekrar gelelim. Bir tane const required fields diyelim. Şöyle bir eşittir köşeli parantez, tamam. Biz zaten yukarıda kurs diye bir şey çektik. Diyeceğiz ki kursun içindeki bana title'ı getir. Virgül. Kursun içindeki description'ı getir. Virgül. Kursun içindeki image URL'i getir. Virgül. Kursun içindeki price'ı getir. Virgül. Ve bir de kursun içindeki kategori ID'yi getir diyerek bu arkadaşları bu değişkene atayacağım. Şimdi ben şunu istiyorum. Öncelikle benim bir tane total fields diye bir arkadaşım olsun ve yukarıda yazmış olduğum bu require fields'taki toplam elemanları bana alsın ki ben daha sonra bu arkadaşa bir şeyler eklediğim zaman ne yapsın, buraya tekrar eklesin. Yani şu an için ekler miyim eklemez miyim bilmiyorum ama duruma göre ekleyecek olursak bunları bilsin. Ben tekrar burada bir sayı vesaire değiştirmeyeyim, otomatik hesaplasın işte bana. Bu hesaplamış olduğu değerlerden ben kaç tanesini tamamlamışım ve kaç tane varmış, ben bunu kullanıcıya göstereyim. Hemen tekrar diyeceğim ki const complete fields diyelim. Eşittir required şöyle yukarıdaki required fields filter boolean nokta length, bu şekilde yazacağım. Daha sonra tekrar geleceğim, diyeceğim ki const complete text eşittir. Şimdi ben yukarıda kaç tane işlem yapmışım? Burada yani yapmam gereken işlem sayısı kaç? Total fields. Kaç tanesini yapmışım? Complete fields'ta buradaki filter boolean'la ne yapıyorum? Ben bunu sorgusunu alıyorum. Şimdi ne yapacağız artık? Bunun ikisini yan yana göstermek kalıyor geriye ve bunu da complete text'te yazıyorum ki aşağı tarafta ben bu arkadaşı rahat bir şekilde kullanayım. Tekrar geliyorum, hemen şurada şöyle bir parantez kullanalım. Yani kullanıcı parantezi görsün yani. Tekrar gelelim, bir tane şöyle v süslü parantez ve burada diyelim ki complete fields slash, yine tekrar v tekrar bundan ve burada da total fields'ı görsün. Kaç aşamalı olduğunu ve kaçını yapmış olduğunu görsün. Buraya kadar tamam. Şimdi artık bu yazmış olduğumuz bu arkadaşları gelip burada teker teker tanımlayalım. Hemen bu arkadaşa şuradan şöyle bir class name ekleyelim. Boşluk vesaire aslında iyi gibi, bir sıkıntı yok gibi. Duruma göre buraya başka bir şeyler belki ekleriz. Şimdilik böyle bir class name ile boş bir şekilde kalsın. Sonra tekrar geleyim ben buraya, diyeyim ki flex bir yapı istiyorum senden. İtemlerim ortada olsun. Justify'ım between olsun diyelim. Sonra tekrar geleyim, yeniden bir tane daha div açayım ve burada bir class name yazalım. Ve burada sen yine bir flex ol ve flex call ol ve gap'ta y ekseninde bir boşluğun olsun diyelim. Ve hemen buraya bir tane h1 diyelim ve diyelim ki kurs setup. Sonra tekrar buraya bir tane span açalım. Ve buraya da diyelim ki complete all fields diyelim. Ve yukarıda yazmış olduğumuz şu arkadaşı burada söyleyelim. Daha sonra tasarımda düzeltmemiz gereken şeylere bakıp düzeltelim. Evet, kurs setup diyor. Complete all fields diyor. Bu şekilde oldu. Buraya kadar okey. Şimdi ben şunu istiyorum, hemen bunu ayarlayalım. Şurada tabi bu arkadaşları birazcık hemen süsleyeyim. Diyelim ki text 3x large olsun. Hatta 2x large olsun. mdd text 3x large olsun diyelim. Bu şekilde olsun. Sonra buradaki span'ı buraya hatta mor rengi verelim bir de. Text purple. Evet, 600 diyelim mesela ve fontun semi bold olsun diyelim. Şöyle enter. Sonra bu arkadaşı da yukarıdakine zaten x large vesaire dedik. Buna da text
base diyelim mesela ve fontun hiçbir şey yazmayalım. Sadece text'i base olsun diyelim. Şöyle olsun. Tamam, yeterli. Sonra hemen şöyle tekrar geleceğim ve burada nerede tanımlasak daha mantıklı olur. Burası flex yapı. Şöyle şurayı kapatayım. Yan yana olmalarını istesem şurada yapsam, evet, bunun içinde yapmayalım, şurada tekrar gelip yapalım. Orada flex yazıyor ya çünkü. Ben burada tekrar yeniden geleyim, yeni bir yapı oluşturayım ve diyelim ki grid ve grid calls 1 ama mdd grid calls 2 diyerek bir tasarım yapayım ve bu arkadaşlara gap'la bir boşluk ve margin top 12 diyerek şu arkadaşlar birazcık ayırayım. Sonra tekrar gelelim buraya, bir tane div açayım ve şöyle bir süslü parantez şöyle yapalım. Ops. Diyelim ki call span 1. Sonra bundan bir tane daha kopyalayayım. Şöyle birden fazla alanlarımız olacak. Bu alanlar en azından karışmasın. Açıklama satırıyla şu an için gözüksün. Hemen biz bu arkadaşa tekrar bir tane daha div açıyorum ve ya bu divlere dokunmayalım, yani maksat içinde yazalım. Burası sadece call span 1 otomatik alacak zaten. Buraya gelip tekrar call span 1 de diyebilirim aslında. Gerek yok dememe, çünkü zaten ikilik bir yapı kullanıyorum. Eşit olarak ayıracak bana zaten. Şimdi ben şurada tekrar geleyim. İçindeki yapının ben flex olmasını istiyorum. Ve daha sonra itemlerimin evet, flex boşluk bırakmadık. Item center olsun. Başka kap 2 diyelim yine aynı şekilde. Sonra ben buraya hemen bir tane şöyle H2 ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki customize your course. Hemen şöyle tekrar gelelim. Buraya bir class name. Şöyle bir bakalım nasıl gözüküyor. Tamam. Şimdi biz buradaki class name'ine sadece text x large diyelim. Diğerleri zaten 2x large'dan başlıyor. Sıkıntı olmayacaktır. Ya da şuradaki şu arkadaşın da boyutlarını bir nebze daha büyütürsem daha güzel olabilir. 3x large olsun. Burası da 4x large olsun diyelim. Tamam. Evet. Şimdi bu arkadaş çok böyle bu şekilde kaldı. Bunun yanına bir tane batge ekleyelim. Şöyle hemen bir tane batge yüklemiştik zaten. Batge ve şöyle yapalım. Evet, batge şöyle bir şey yazalım. Evet, batge'nin kütüphanesine eklememişimdir. Şu kütüphaneyi şöyle ekleyeyim. Evet, şöyle bir yapı oluyor. Şimdi ben bunun içine aynı şekilde bir ikon da ekleyebiliyorum. Ama çok istediğim gibi olmuyor. Bu arkadaşı ben birazcık o yüzden oynayacağım. Şöyle bakalım. Evet, şöyle köşeleri falan çok yuvarlak olmuyor. Şöyle yapalım biz hemen. Ya bunun için aslında en mantıklısı yeni bir tane batge tarzı bir varyant yazmak, ama ben açıkçası uzun uzun tekrar bununla ilgili bir varyant yazmak istemiyorum. Buradaki varyantımın üzerinde çok ufak bir değişiklik yapacağım ve bu batgeyi kendi istediğim doğruda kullanacağım. Şimdi şuradaki şu px ve py var ya, şuradaki şu arkadaşın bu yuvarlaklık özelliğini bozuyor. O yüzden ben şu iki arkadaşı buradan sileceğim. Sildiğim zaman bu şekilde küçüldü. Ben artık bu arkadaşa tekrar bir class name verip P4 dersem eşit bir şekilde bana yuvarlak şekilde gelecek. Bana yeterli. Bir de ben bu arkadaşa kendi renklerimi tanımlayayım ki şurada bir varyantım olsun, direkt onu söyleyeyim. Zaten paddingle az çok boyutunu söylüyorum. Bana yeterli. Hatta şuradaki bu arkadaşa da class name diyerek bu arkadaşın da boyutunu kendime göre ne yapabilirim? Düşürebilir ya da büyütebilirim. Şu an çok küçük oldu mesela. Standart acaba buranın kaçtı? 8 diyelim herhalde. 8 diye hatırlıyorum. Çok emin değilim. Hatta büyük, biraz daha küçükmüş sanırım. Daha büyük oldu. Problem değil. Şimdi hemen biz bu varyant ekleyerek kendi rengimizi buraya ekleyelim. Şu outline'dan bir tane daha gelip kopyalayayım. Çok bir şey yok zaten burada. Diyelim ki text purple değil, bg purple purple şöyle yapalım, outline değil, my batge diyelim. Bunun ismi my batge olsun. My batge 100 olsun mesela. Daha sonra dark vesaire bizi ilgilendirmiyor. Şöyle yazalım. Tekrar geleyim ben buradaki arkadaşın bir varyantına. Hemen my batge diyeyim. Evet, şu şekilde oldu.
Şimdi bu içindeki ikonun da yine aynı şekilde geleyim, rengini ayarlayayım. Diyelim ki burada class name, ops. Zaten class name'i var burada. Ben bir daha bir class name yazıyorum. Tabi o yüzden hata aldı. Burada tekrar diyelim ki text purple 700 diyelim. Yani işte güzel oldu sayılır. Tamam. Evet, bu şekilde bir yapımız olsun ve biz de artık bunun altında formlarımızı rahat bir şekilde oluşturalım. Evet, şimdi title'ımızı güncellemek için ilk alanımızı yaparak başlayalım. Bunun için daha önce oluşturmuş olduğumuz create sayfasına yine aynı şekilde faydalanacağız. Pardon, burası değil, page.tsx. Create'in içindeki şu page sayfasından faydalanacağız. Şimdi normalde biz burada bir kayıt işlemi yaptık. Yine aynı şekilde sadece bir title'ı güncelleyeceğimiz bir alan yapacağız. İki etapta, daha sonra bu alandan yine aynı şekilde kopyalayarak diğer bölümleri de oluşturacağız. Şimdi mantıken bu page sayfası benim tamamen işimi görüyor. Ama gelip de buradaki bu page sayfasını direkt buraya kopyalamak biraz mantıksız olur tabii ki. O yüzden dolayı yeni bir komponent oluşturacağız ve bu komponentin içinde daha sonra bu arkadaşı çağıracağız. Şimdi benim şöyle verilerime gidip baktığımda burada bir tane kurs verimin olduğunu görüyoruz. Ben o zaman bir data göndereceğim ve bu datanın içindeki title'la ilgili bir güncelleme yapacağımı söyleyeceğim. Hemen tekrar bu kurs ID'nin içine yeniden geleyim. Bir tane folder oluşturayım ve ismine components diyelim. Tekrar yeniden geleyim hemen. Bir tane ne diyelim buraya? Title form.tsx rafc diyelim ve yazmaya başlayalım. Şimdi benim normalde Create'deki sayfasındaki birçok şeye ihtiyacım var. Zaten bunları aynı şekilde gelip kopyalayacağım aslında ama şöyle taksit taksit kopyalasam daha güzel olacak. Şimdi benim öncelikle bu forma ne yapmam gerekiyor? Bir ID, bir data, bir şeyler göndermem gerekiyor. İlk başta bunları yazayım ve daha sonra içlerini teker teker yazayım. İlk başta şu şekilde şu arkadaşları yazmış olayım. Sonra şöyle tekrar geleyim, şu form şemaya da yine ihtiyacım olacak ama tasarımı daha rahat yönetebilmek için bu şekilde gideceğim. Hemen tekrar şöyle geleyim. Şimdi normalde benim bu arkadaşa dediğim gibi iki tane değer göndermem gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki interface title form props diyelim ve süslü parantez, sana bir tane initial data göndereceğim. Bu göndermiş olduğum datanın içinde bir tane title olacak ve türü string olacak diyeceğim. Sonra virgül kurs ID göndereceğim sana, yine aynı şekilde türünün string olduğunu söyleyeceğim. Ve tekrar buraya hemen şu şekilde gelelim ve şöyle title form props ve şuraya bu iki arkadaşı ekleyelim. Buraya kadar işlemimiz okey. Şimdi diğer yapmamız gereken şeyleri yapalım ama öncesinde tasarımımızda bir yandan görebilmemiz için biz buradaki bu sayfamıza hemen aynı şekilde gelip şuraya ekleyelim. Diyelim ki title form ve buradaki bu arkadaşın değerleri kurs ID'si, kurs içinden gelen ID ve initial datada kurs olduğunu söyleyeceğim. Evet, şu an için sadece burası görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi bu arkadaşın içini doldurmaya devam edelim hemen. Şimdi şöyle bir formumuz var, görmüş olduğumuz gibi z inferior, yani form şemaya göre yine bu arkadaşları almamız gerekiyor. Cons router, bunun gibi yine bir sürü bu arkadaşları almamız gerekiyor. Şöyle topluca geleyim, bu arkadaşları buraya yapıştırayım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi mantıken benim buradaki bu alanımda ben şunu istiyorum. Güncelleyeceğim zaman bir tane buton olsun, basayım üstüne, güncelleyeyim, kaydedeyim, kapansın istiyorum. Bu yüzden dolayı burada müsait bir yere gelip şöyle, ya da burası cons'ların üstünde, evet şu cons router'ın altında çalışalım biz. En iyisi buraya gelip diyeceğim ki const süslü köşeli parantez eşittir use state false diyelim ve başlangıçta bu arkadaşlar bu şekilde gelsin. Is editing virgül set is editing diyelim. Ve bununla birlikte
biz bu işlemimizi kontrol etmeye çalışalım. Şimdi ben aşağı tarafa bir tane buton ekleyeceğim ve bu butonuma bir tane toggle edit diye bir şey yazayım. Şöyle üstü parantez. Burada diyeceğim ki set is editing parantez current şöyle current. Bu şekilde eğer açıksa kapalı, kapalıysa açık bir şekilde getirmek için set is editing gibi bir toggle editle bu şekilde yazacağım ve burada tanımlamış olduğum butonda ne yapacağım? Burada göster gizle işlemini yapacağım. Şöyle yukarıdan aşağı tekrar gelelim. Burada bizim bir const on submit özelliğimiz var. Yine bastığımız zaman kayıt işlemini yani güncelleme işlemini yapacak. O yüzden dolayı şunları şöyle güncelleyelim. Buraya page diyelim. Buradaki bu arkadaşların tırnaklarını değiştirelim. Ve daha sonra tekrar buraya gelelim. Tabi şu an için API'mızı yazmadık. Ama yazacağımız şey aşağı yukarı zaten belli. O yüzden dolayı burada ne yapacağız? Yine kurs ID'ye göre bir değiştirme işlemi yapacağız. Sonra router push diyor burada. Biz push etmeyeceğiz bu sefer. Bir toz çalıştıralım yine. Aynı şekilde geleyim buraya yazalım. Burada desin ki success ve description'da da title is changed desin. Ve varyantına da zaten success diye bir arkadaş yazmıştık. Bunu ekleyelim. Sonra router.refresh diyerek verilerimizi güncellemesi istediğimizi söyleyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi artık burada tasarım işine başlayalım. Hemen şu şekilde div diyelim. Class name margin top 10 diyelim. Daha sonra background slate 100 diyelim. Grimsi bir yapı olsun. Rounded LG diyelim ve padding 5 diyelim. Evet, şu şekilde bir yapımız olsun formlarımız için. Sonra tekrar hemen geleyim. Bir tane daha div açayım. Bir class name diyelim. İçindeki şeyler flex, item center, justify between başlangıçtan başlamasını söyleyelim. Sonra hemen bir tane H1 tarzı bir şey yazalım. Ve burada kurs title diyelim. Evet, şöyle yazsın. Onun dışında buraya ben bir tane buton eklemek istediğimi söylemiştim. Hemen şöyle bir buton yazacağım. Ve buradaki on click özelliğine benim yukarıda yazmış olduğum toggle edit'i buraya ekleyeceğim. Evet, butonumuz şu şekilde geldi. Şimdi bu arkadaşın hemen varyant özelliğine ghost diyelim ki içine güzelce bir tasarım ekleyebilelim. Tamam. Burada diyeceğim ki eğer ki durum is editing ise bana o zaman şu tasarımı ver. Ama değilse de o zaman bana bu tasarımı ver diyeceğim. Şöyle bunların içinde rahatça yazabilmek için şöyle şunlardan ekleyeyim. Tamam. Evet, kaydettiğimiz zaman en azından bir hata almayız. Şimdi tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki eğer ki durum buysa bana cancel yazsın. Kapatma işlemini burada yapalım. Tekrar eğer ki şey ise de bana edit yazsın diyelim. Evet, şu an bu edit'e bastığımız zaman diğer duruma geçecek. Bastığımız zaman cancel'a geçecek. Bu arkadaşlar aslında birer de ikon ekleyebiliriz. Hemen şöyle diyelim ki cancel için acaba cancel diye bir ikon var mıdır? Yok. Remove tarzı bir ikon yani kullanılabilir. Geri alın İngilizcesi neydi? Undo. Evet, şöyle undo diye bir tane ikon kullanabilirim ben burada direkt. Evet. Şu arkadaşı şöyle kısaltayım. Tamam. Undo. Class name V4 H4 diyelim. Şöyle bir bakalım. Edit. Evet, şöyle geri al. Tamam, oldu. Şimdi aynı şekilde edit için de bir tane ikon kullanalım. Tekrar geleyim buraya. Diyelim ki işte güncelleme için genellikle edit diye bir ikon vardır diye düşünüyorum. Evet, var. Bu arkadaşı da böyle eklemiş olalım. Aralarına birazcık boşluk eklemek istiyorum. MR2 diyeceğim. Şöyle. Onu da şöyle yazalım. Tamam. Edit cancel. Güzel.
Şimdi gelelim artık aşağı tarafta bu işlemleri yapmaya. Eğer ki işlem is editing ise bana şunu göster, değilse bunu göster şeklinde bir şey söylememiz gerekiyor. Bunun için butonun bittiği yere mi yapsak, H1 kurs, yoksa şuraya mı yapsak? Şöyle bir tane rastgele bir şey yazayım ben en iyisi test etmek için yerini. Burası olmayacak. Evet. O zaman buraya şöyle bir tekrar basalım. Evet şöyle. Demek ki burada devam edeceğiz. Sonra tekrar gelelim burada. Diyelim ki eğer ki durum is editing ise o zaman bana bunu getir diyeceğim. Burada da şöyle bir tane p class name şöyle yapalım. Diyelim ki initial data nokta title. Evet burada şu an benim kursumun ismi test. Bana sadece bu veriyi getirecek. Burada class name'ine text base diyelim ve margin top 3 diyelim. Birazcık aşağı doğru gelsin. Tamam. Kurs title. Şuradaki şu kurs title'ın yazısını birazcık class name font semibold diyeyim ki belli olsun yani bir şey oldu en azından. Tamam. Burası tamam. Şimdi gelelim diğer şartımızı yazmaya. Eğer ki durum is editing ise o zaman bana şu tasarımı getir diyelim. Şimdi tasarımımızda mantıken ne olacak? Bizim şu page sayfamızdaki bu formun aynısı olacak. O yüzden şuradaki şu formu direkt şöyle gelip kopyalayayım ve buraya aynı şekilde gelip yapıştırayım. Burada şu cancel işimiz olmayacak zaten. Bunu da şuradan şöyle sileyim görmüşken. Şurada form label title de olmayacak. Bunu da şu şekilde silelim. Evet. Handle submit özelliğimiz var bizim. Burada bizim bununla ilgili handle submit'i kopyala yapıştır yaparken getirmiş olmamız gerekiyor. Bir kontrol edelim. Evet getirdik, doğru. Güncelledik de hatta içini. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Hemen şöyle edit diyorum. Evet kurs title bölümü geldi. İçine bir şey yazdım. Continue çalışıyor. Bastığım zaman şu an tabii ki benim böyle bir API'm olmadığı için bana otomatik olarak bir hata verecek. Bana not found hatası verdi zaten doğal olarak. Problem yok. Şu an için en azından çalışıp çalışmadığını görmüş olduk ve bu şekilde bir yapımız oldu. Evet şimdi description alanıyla hemen devam edelim. Yeni bir tane komponent oluşturuyorum ve ismine description form.tsx diyelim ve title formun aynısını gelip buraya kopyalayalım ve içindeki değerleri aynı şekilde gelip değiştirelim. Hemen şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bizim burada bir title'ımız var. Görmüş olduğumuz gibi bu title artık title değil description olacak. Şöyle yapalım. Evet description diye bir değer geleceğini söylüyorum. Ve burada aynı zamanda title değil artık description olduğunu söyleyeceğim. Mesaj bölümünde şöyle diyelim description is required desin. Bir şey olmadığı zaman. Tamam yine bir karakter olabilir. Problem yok. Şöyle yukarıdan aşağı tekrar gelip bakalım. Şurada title değil description diyecek. Şöyle tekrar birazcık daha geliyorum. Ctrl D'de geliyorum. Kurs ID. Description is changed yazsın. Tekrar şöyle gelelim. Bakalım. Kurs title diyor. Kurs description olsun. Tekrar şöyle geliyorum. Bakıyorum. Başka ne var? Kurs title diyor. Biz buradaki bu input'u kaldıracağız. Hiç dokunmama gerek yok. O yüzden şimdi birazdan düzelteceğiz orayı. Text araya yapacağız. Ve buradaki bu arkadaşın ismini de description form olarak değiştirelim. Ve hemen şöyle tekrar gelip buradaki ya fark etmez aslında. Şurayı da ama yine düzeltelim. Düzgün olsun. Bu şekilde yazalım. Sonra biz buradaki dediğim gibi bu alanı değiştireceğiz ama öncesinde tekrar gelip bizim bu page sayfamıza ekleyelim ki bir yandan da bu arkadaşı görebilelim. Şu divin aynısından şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Daha sonra buradaki ikonumu değiştirebilirim. Description ile ilgili bir ikon var mıdır? Evet şöyle bilmiyorum ne olduğunu. Şu desert diyor. Gerçi kıyafetle ilgili bir şey olduğunu söylüyor. Şuraya tekrar gelip diyelim ki description your kurs yazsın yine. Bu şekilde yazalım.
Burada title form değil artık description form olduğunu söyleyeceğim. Yine aynı şekilde yazacağım. Evet. Şöyle kaydedelim. Bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde bir alan geldi görmüş olduğumuz gibi. Course description diyor ve şurayı hemen gelip düzeltelim aynı şekilde. Şu an benim zaten description'ımda burada hiçbir şey yazmıyordu zaten mantıken. Continue description buton. Evet, şurada title değil description gelecek artık. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde edit'e bastığım zaman course title diyor. Biz buraya ne kullanacağız? Text araya kullanacağız. Biz zaten daha önceden bu komponente ilk başta ben zaten yine yüklemiştim. O yüzden dolayı buradaki bu arkadaşı silip yerine bir text araya tanımlayalım hemen. Buradaki arkadaşa gelip şöyle bir bakabiliriz, nasıl kullanmışsın sen deyip bir fikir alışverişinde bulunabiliriz. Şöyle kod bölümüne bakalım. Sadece bu şekilde kullanılmış. Hemen olduğu yerdeki şu arkadaşı gelip değiştireyim. Kendi özelliklerimi ekleyeyim. Diyelim ki şöyle text araya component.ui tamam. Biz burada diğer tarafta da aslında eklememişiz. Aslında hiçbirinde eklememişiz. Burada disabled özelliklerinde aslında eklememiz gerekiyor. Disabled eşittir is submitting. Şöyle şu arkadaşı geleyim, aynı şekilde title formumuz var ya, buraya da aynı şekilde gelip yapıştıralım. Ve create sayfasında da yine aynı şekilde bu arkadaşı yapıştıralım. Atlamışım ben bunu düzeltelim. Tamam. Description formu da yine aynı şekilde kaydedeyim. Title formu da kaydedeyim. Tamam. Şimdi is submitting diye bu arkadaşı söyledik. Placeholder'ı var yine aynı şekilde. Placeholder'ını şöyle yine gelip kopyalayayım. Ve yine şu field'ı aynı şekilde yazmam gerekiyor. Bu arkadaşa erişilebilmesi için field'ını da şöyle ekleyeyim. Alt alta kullanırsam daha güzel duracaktır. Input'u artık silebilirim. Yani görebilmek için en azından. Diyelim ki buraya this course is about nokta şeklinde bir örnek yazı olsun. Buraya tekrar gelip bakalım. Edit diyelim. Evet. Neden gelmedin? Evet, edit şu an görmüş olduğumuz gibi geldi. Cancel, edit, bu şekilde bir alanımız var. İçine bir şey yazmış olduğumuz zaman buranın değişmesi gerekiyor. Ama burada name title yazdığı için tabii ki değişmiyor. Description yaparsam, tekrar sayfamı gelip yenilersem, bir şeyler yazdığım zaman artık burası da çalışacaktır. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Buraya continue'ya bastığım zaman bir yere gidiyor. Evet, bir request oluyor. Ama sayfayı bulamıyor, görmüş olduğumuz gibi not found diyor. Ve description sayfamda bu şekilde başarılı bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi artık bunlarla ilgili bir API yazarak devam edebiliriz. Hemen şöyle tekrar geleyim. API'miz zaten daha önce konumlu vesaire söyledim. Hem de yazmış olduğumuz bu arkadaşı denemiş olalım. Kursun içine tekrar geliyorum. Buraya dinamik bir tane klasör oluşturacağım. Neden? Çünkü kurs ID'si dinamik. Kurs ID diyelim. Ve tekrar bunun içine API olduğu için root.ts diyerek bunu burada yazacağım. Şimdi bizim öncelikle şöyle bir tane export async function yapacağımız işlem türü patch zaten söylemiştik. Parametre olarak burada bir request'im olacak. Type request diyelim şöyle. Daha sonra bir virgül ekleyeyim. Yan tarafına ya da gideyim. Şöyle diyeceğim ki params olacak. Ve şöyle tekrar diyeceğim. Params parametreden geldiği için yine aynı şekilde tekrar süslü parantez kurs ID, evet şöyle klasör ismiyle yine buranın aynı olması gerekiyor. Türüne string olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geleceğim, bir tane try catch işlemi yazacağım. İlk başta kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı, bunun için bir const yazalım ve süslü parantez user ID ve eşittir out diyelim. Tamam. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const süslü parantez kurs ID var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapacağım. Bunu da params'tan geldiğini söyleyeceğim yine. Diyeceğim ki const values diyeceğim. Gelen değerleri hani bu şekilde gönderiyoruz ya biz. Evet, request'ten gelen JSON diyerek bunu da bu değişkene atayacağım. Evet. Şimdi teker teker değerlerimizi yazalım. Diyelim ki eğer ki user ID yoksa
O zaman bana return new next response parantez içinde unauthorized desin. Virgül status kodu 401 şeklinde diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra bu işlemi yaptıktan sonra tekrar geliyorum, diyeceğim ki const kurs eşittir await prisma.db nokta kurs nokta update işlemi yapacağız. Parantez şartımızı gelip söyleyeceğiz burada. Şartımız tam olarak şu olacak. Diyeceğiz ki eğer ki ID benim kurs ID'imde aynıysa, aynı zamanda user ID'si aynıysa o zaman bana değiştirebilirsin. Ve data içinde diyeceğim ki nokta nokta values diyerek verilerimi değiştirebileceğini söyleyeceğim. Bunlar tamam. Sonra yapmam gereken şey bir tane return döndürmek. Döndüreceğim return ile birlikte diyeceğim ki JSON işte kurs verilerini bana göndermesi gerektiğini söyleyeyim. Buraya kadar tamam. Sonra buranın bir şey kısmı olacak. Cache kısmı olacak. Ben şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Uzun uzun yazmayayım diye. Evet, şöyle tekrar geliyorum, bunu kopyalıyorum. Şuraya da sadece diyebiliriz ki hatanın nerede olduğunu anlamak için kurs.id diyebiliriz ve bu şekilde bu işlemi yapmış oluruz. Şimdi hemen gelip bu arkadaşı deneyelim. Edit. Şimdi normalde burada test yazıyor. Diyelim ki işte next js kurs diyelim. Evet, continue diyorum. Bakıyorum. Success dedi. Change it dedi. Evet, kapatmadı ama bunu aslında kapatması da bence gerekiyor. Şöyle gelip bir bakalım. Normalde biz bu işlemi nerede yaptık? Değiştirme işlemini burada yaptık. Bir dakika, on submit toast dedik. Evet, router refresh dedik. Bizim şu yukarıdaki şu toggle edit'i tekrar gelip burada bir çalıştırmamız gerekiyor ki kapatsın bu arkadaşı. Şöyle yazarsam sanırım toggle edit, tamam. Evet. Bunu aynı zamanda title form description form'a da eklemem gerekiyor. Şöyle yukarı doğru tekrar çıkayım. Evet. Evet, tekrar gelelim. Edit diyelim. Next, düzgün yazalım bu sefer. Next.js kurs Udemy diyelim. Continue diyelim bakalım. Evet, düzenledi ve bu şekilde yaptı. Description kısmında herhangi bir şeyim yok. Şöyle müsait bir yere gelsem, lorem desem. Evet, şu arkadaşı gelip aynı şekilde buraya kopyalayayım. Continue diyelim. Evet, bu işlemde başarılı ve burada da görmüş olduğumuz gibi söyledi. API'mize tamam. Artık title ve description'ımızı güncelleyebiliyoruz. Veri tabanımıza da zaten bakacak olursak yine aynı şekilde sayfamı yeniledim. Arkadaşların da bu şekilde güncellenmiş olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi Uploading kullanacağız. Uploading ile birlikte videolarımızı, ondan sonra resimlerimizi, sonra PDF dosyalarımızı gibi çeşitli bütün verilerimizi bu arkadaşla saklayacağız. Bunun için Uploading ile bir tane hesap oluşturmamız gerekiyor ve buradaki dokümantasyon seçeneğine basıp buradaki Next App seçeneğine gelerek buradaki adımları teker teker yapmamız gerekiyor. İlk başta kurmam gereken şeyin bu olduğunu bana söylüyor. Hemen şu şekilde geliyorum, bu arkadaşı kuruyorum. Sonra environment dosyasını açacağım. Şu arkadaşları ben ikinci defa video çekiyorum, sileceğim o yüzden dolayı. Buradan tekrar geleceğim. Create a new app diyeceğim ve tekrar buradan Udemy clone ve daha sonra burada bir API'min yolunu vereceğim. Tabi şu an için bu API'm yok tabii ki benim. Hemen API'ma geliyorum ve uploading diye buraya API klasörümün içine bu dosyadan oluşturuyorum. Tam olarak yolunun bu olacağını söyleyeceğim ve zaten buradaki adımlara baktığımızda da yine bana sırasıyla yine diyor bu dosyayı oluştur diyor ve adımları teker teker veriyor. Şimdi aynı şekilde gelelim, burada bir create app diyelim ve buradan API key'imizi alıp environment dosyamıza yapıştıralım. Burayla işimiz bitti. Şimdi gelelim uploading sayfamıza. Diyor ki core.ts dosyası ekleyeceksin. Bana diyor bir tane diyor. Ben sana örnek bir tane verdim diyor. İstiyorsan gel al bunu kullan diyor. Şimdi bana vermiş olduğu bu core dosyasında şöyle birlikte inceleyelim.
Bana diyor ki arkadaşım diyor, ben sana bir tane fake ID oluşturdum diyor, bir giriş var burada diyor. Ve peki benim zaten bir girişimi var mı? Var. O zaman niye ben bir fake ID ile uğraşıyorum? Daha sonra burada bana bir image uploader diyor ve diyor ki image işte max file size 4 MB vesaire bir şeyler söylüyor. Tamam, okey, ama ben sadece image'lerimi tutmayacağım ki. Bunun dışında bu arkadaş text de alıyor, video da alıyor, audio da alıyor, PDF de alıyor, her şeyi alıyor. Zaten buradaki şu dokümantasyonu şuraya geldiğimizde diyor ki istiyorsan diyor bu şekilde diyor tanımlayarak da diyor kullanabilirsin beni diyor. Middleware ile ilgili optional vesaire bir şeyler söylüyor. İstiyorsan bunları falan ne yapabilirsin diyor, kullanabilirsin diyor. Şimdi şunu göstermek istiyorum özellikle. Şu image uploader'ı şöyle geleceğim, kopyalayacağım. Sayfanın aşağısına doğru geldiğimde ben bu arkadaşı kullanmak istediğimde buradaki endpoint'e image uploader diyerek kullanabiliyormuşum. Yani şimdi ben kursumun resimlerini tutacağım. Kursumla ilgili verileri tutacağım. Kursumla ilgili videoları tutacağım. O zaman ben bunu bir tanesine yazmak mantıksız olabilir benim için. O yüzden ne yapacağım? Gideceğim 2 tane 3 tane ihtiyaçlarım doğrultusunda endpointler yazacağım. Yani bu işlemi de nerede yapacağım? Benim buradaki bu core dosyamda yapacağım. Hemen gelelim bu core dosyasını kendimize göre bir dizayn edelim. Şuradaki şu arkadaşları şöyle komple sileyim. Açıklama satırları falan çok fazla şey var. O yüzden şöyle burayı temizliyorum. Şimdi bana mantıken bir tane out lazım ilk başta. İlk out işlemimizle başlayalım. Hemen şuraya geliyorum. Bir tane const handle out diyelim. Tekrar şöyle bir para eşittir. Evet. Şöyle gelelim. Diyeceğim ki const süslü parantez user id eşittir benim clerk'imdeki out'tan bu arkadaşı alacağımı söyleyeceğim. Sonra olur da user id yoksa o zaman bana ne diyeceksin? Bir tane hata mesajı döndüreceksin. Throw new error parantez un evet, şöyle giriş olmadı şeklinde bu arkadaşı yazalım. Sonra tekrar geleyim return kısmına. Eğer ki bir sorun yoksa bana o zaman user ID'yi döndürebilirsin diyelim. Ve bu arkadaşı burada bitirelim. Şimdi tekrar geleceğim, buradaki işlemlere bakacağım. Şu şekilde bir isim tanımlayabildiğimi öğrenmiştim. Tamam, o zaman bana bir tane kurs image diye bir arkadaş olsun. Ve şuradaki bu arkadaşın yazmış olduğu gibi şunu şöyle gelip kopyalayayım. Evet, bana sadece bir image lazım ama şimdi kursta bir tane resme ihtiyacım var. O yüzden şuraya tekrar gelip Ctrl Space yaparsam Max File Count diye bir özelliğin olduğunu görebiliyorum. Ve benim bir tane resmim olduğu için buraya direkt bir yazarak bu arkadaşı yazabiliyorum. Sonra diyeceğim ki middleware. Neden? Çünkü benim burada authentication'ımı tanımlamam gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Benim yukarıda yazmış olduğum handle out'la birlikte benim böyle bir arkadaşım var diyorum. Buraya kadar tamam. Sonra aşağı doğru iniyorum. Diyor ki on upload complete diyor. Yani burada diyor diğer işlemleri de ne yapabilirsin diyor, söyleyebilirsin diyor. Başka bir işlem yapacaksan diyor geleceksin bana burada söyleyeceksin, bildireceksin işte diyor. Tamam, o zaman şöyle yapacağız biz de. Buraya tekrar geleceğiz, bir tane nokta ekleyeceğiz ve on upload complete diyeceğiz. Ve tekrar bir parantez, tekrar bir parantez. Şöyle ve şurada neyse işlemin burada ekstra olarak söyleyeceğim. Eğer ki olursa geleceğim burada tanımlayacağım. Yoksa şimdilik bu şekilde geçeceğiz. Sonra tekrar geliyorum. Ben bu arkadaştan şöyle bir tane daha kopyalıyorum. Şimdi benim kurs sadece image'im yok demiştik. Kurs attachment olsun. Bunun içinde de şuradaki şu arkadaşa bakacak olursak şu şekilde bir tanımlama yapabiliyormuşum. Şöyle gelelim şu arkadaşı şöyle gelip yapıştıralım. Evet, şimdi bizim burada mantıken tamam image'lerimiz olacak, videolarımız olacak. Tekrar bir tane açtım, hemen bir şeyler gelmeye başladı, demek ki doğru yazıyorum. PDF'im olacak, tekrar virgül. Başka neyim olabilir? Tekstim olabilir. Başka bir de audio'm olabilir diyelim ve bu şekilde yazalım. Bu kısımda bu şekilde hallolmuş oldu. Hemen tekrar geliyorum, bir tane daha yazıyorum. Daha doğrusu üsttekinden kopyalasam daha mantıklı olacak. Şimdi geriye ne kaldı? Kurs video kaldı. Hemen şu şekilde gelip yazalım. Şu i'yi düzeltelim. Şöyle. Burada bu sefer image değil video işlemi yaptığımı söyleyeceğim. Video için 4 MB birazcık
düşük gelebilir tabii ki. O yüzden biz bu arkadaşı 128 GB falan yapalım. İşimizi görür zaten. Max file count da yine aynı şekilde 1 olsun ve bu şekilde tanımlamamızı yapmış olalım. Buraya kadar işlemlerim tamam. Şimdi ama biz normalde core.ts'deyiz. Şimdi diyor API oluşturduğumuz zaman ne olur? Bir root dosyasıyla bu arkadaş iletişimi kurar. Zaten biz işlemlerimizi sadece bitirmedik. Biz sadece bu dosyayı hemen kendimize göre düzelttik. Hemen aşağı doğru geleyim. Diyor ki bir tane root.ts dosyası verdim sana diyor. Bu arkadaş diyor core nokta şeyi çalıştırıyor zaten diyor. Sen bunu gel diyor yine aynı şekilde bu dosya dizinine ekle diyor. Hemen geldim bu arkadaşı şöyle yazdım. Şu açıklama satırlarını sevmiyorum burada. Aradan kaldıralım. Tekrar gelelim. Diyor ki Tailwind CSS kullanıyorsan diyor bunu yapabilirsin diyor. Ben normalde Twitch klon projesinde de yine aynı şekilde yapmıştım. Videoyu ikinci defa çekmemin sebebi bende hata oldu. Yani ben bunu yazdığım zaman sıkıntı oluyor. O yüzden ben sanki Tailwind'im yokmuş gibi bu arkadaşı geleceğim ekleyeceğim. Yani bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Buradaki dokümantasyona bakacak olursanız without diyorum. Sadece şu şekilde bir tanımlama yapıyorum ama bende bir sıkıntı oldu. Shotgun'la veya bir şeyle çakıştı büyük bir ihtimal. Problem değil. Not valid diyerek buradan bu arkadaşı aynı şekilde gelip global.css'e eklersem benim sorunumu çözecektir. Ama bunu burada bu şekilde ekleyemiyoruz. Başına bir tane bundan ekliyorum. Şimdi hemen şöyle bir tane npm run dev diyelim ki hata alacağız mı bunu görelim. Hata bana verilen hata şuydu. İşte buradaki işte component.json dosyasını göremediğini söylüyordu. O yüzden sürekli bana global CSS hatası veriyordu. Eğer siz de aynı hatayı alırsanız eğer bu mantıkla kullanabilirsiniz. Değişen bir şey yok açıkçası. Tamam. Sayfam yenileniyor sanırım. Bir sıkıntı yok gibi gelecek gibi duruyor. Evet tamam bir sıkıntı yok. Tekrar gelelim. Hemen devam edelim. Diyor ki src utils uploading ts diye bir dosya oluştur diyor ve bu arkadaşlara bu şekilde eriş diyor. Şimdi ben Twitch Clone projemde yine aynı şekilde bu arkadaşların benzerini yapmıştım. Evet birazcık da karıştırdım bu projemi. Nerede hata yaptım diye çünkü onu aradım. Şimdi burada şöyle tekrar lib klasörüne geleyim. Şurada uploading diye bir özelliğim var. Şimdi burada ekstra olarak bir tane uploader diye bir özellik var. Burada yine aynı şekilde gelip kullanıyoruz. Ama uploader'ı da kullanırız. O yüzden dolayı bunun aynısını kopyaladıktan sonra altına sadece şu satırı ekleyebilirsiniz. Yani değişen bir şey yok. Sadece şu kütüphaneyi ekleyip bir de şu arkadaşı ekstra olarak ekleyebiliyoruz. O yüzden dolayı ben direkt buradan hemen kopyalayacağım açıkçası. Hiç şey yapmayacağım. Ama size de göstermiş olayım. Şimdi bu arkadaşlar yine bu şeyle birlikte gelen uploading ile birlikte gelen birkaç tane dosyaya yazma izni protokolü gibi düşünebilirsiniz. Ekstra olarak burada uploader, generate uploader ve bu şekilde kullanabileceğimi söylüyor. Sonra buradaki dokümantasyonda yazmayan bir şey daha var. Şimdi burada bir tane örnek kullanım vermiş bu arada zaten. Bu örnek kullanımı birazdan deneyeceğiz. Problem yok. Şu isteğe bağlı diyor zaten. Buna bir ihtiyacımız da yok. Bu örnek zaten. Burada dokümantasyonda yazmayan bir şey daha var. Onu da direkt ben aynı şekilde gelip ekleyeyim. Nextconfig.js bu ne zaman karşımıza çıkacak? Resmi yükledik. Görmek istediğimiz zaman aslında bu hata o zaman çıkacak. Bu hata çıkmadan direkt gelip biz buraya ekleyebiliriz aslında. O yüzden dolayı geleyim ben şunu aynı şekilde burada neydi? Nextconfig.mjs dosyama gelip buraya bunun içine dahil edeyim ki bana daha sonra sıkıntı çıkartmasın. Evet bunu zaten yaptığım zaman otomatik olarak tüm projeyi yeniden yeniliyor. Bu projeyle şey. Hatta internette dediğim gibi şu arkadaşı birazcık arattım. Başka bir yöntemle yapabilir miyim diye. Bir iki tane arkadaş Tailwind config dosyası yerine benim yaptığım gibi yapmış. Sonra bir iki tane arkadaş şurada modül export kısmına bu arkadaşı eklemiş, çalışmış. Yani ben sadece söylüyorum olur da siz de hata alırsanız diye. Bu şekilde çözmüşler. Yani ya da benim yaptığım gibi bu şekilde de yine aynı şekilde çözebilirsiniz. Hatayı Google'a yazdığım zaman ChatGPT zaten çözemedi açıkçası. Google'a yazarak çözmeye çalıştım. O yüzden dolayı siz de bunları deneyerek ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Uploading ile ilgili ayarlarımız şu an için bu kadar. Şimdi artık ne yapacağız? Projemize resim ekleme alanı yapacağız. Evet şimdi uploading'i kullanabilmemiz için hemen bir tane komponent oluşturayım ve diyelim ki ismine file
upload.tsx diyelim. Raf.c diyeyim ve şu şekilde oluşturalım. Evet, Raf.c şöyle ismini hemen file upload diyelim. Evet. Şimdi tekrar şöyle sayfamıza gelecek olursak burada bize bir örnek verilmiş. Nerede burası? Evet, şu şekilde ve burada endpoint'i değiştireceğiz. Bu yüzden dolayı ne yapacağız tabii ki? Bununla bu arkadaşa bir props vererek başlayacağız. Hemen şöyle bu arkadaşa gelip kopyalayayım. Diyelim ki interface. Şimdi bu arkadaşın iki tane props'unun olması gerekiyor. Mantıken birincisi endpoint kısmı, ikincisi de buradaki bu işlem tamamlandıktan sonra yapılması gereken alan. O yüzden dolayı iki tane hemen şey yazacağım. Diyeceğim ki interface file upload props on change diyelim biz buraya ve içinde bir tane URL döndüreceğiz. String diyeceğiz ve void diyeceğiz. Sonra aynı şekilde bir endpoint diyeceğim. Ve bu arkadaşın türü key of type of our file router. Bunu bu şekilde yazdığım zaman, ben bu arkadaşı çağırdığım zaman endpoint'teki varyantına rahat bir şekilde erişebilirim. Yani gelip ben buraya normalde string de yazabilirim ama her seferinde gelip dosyama bakıp ne yapmam gerekiyor? Doğru bir ismi yazmam gerekiyor. Ama bunu kullandığım zaman bana o zaman control space yaptığım zaman direkt ne yapacak? Bu şekilde çıkacak. O yüzden dolayı bizim için daha kolay olacak. Hemen şöyle tekrar gelelim. Ve burada diyelim ki endpoint endpoint'ine endpoint diyeceğim ama öncelikle props'larımı bu arkadaşta tanımlamam gerekiyor. Hemen şöyle geldim. Evet, şöyle endpoint, tamam. Sonra tekrar gelelim, burayı silelim ve burayı sildikten sonra diyeceğim ki on submit, pardon, yukarı on change yazdık. Yine on change diyeceğiz. Tekrar bir tane parantez. Ve diyeceğim ki res soru işareti 0. indeksteki URL'i alacaksın bana diyeceğim. Şimdi birden fazla resim vesaire bir şeyler olabilir. Tamam, biz gerçi iki tanesinde öyle yazdık. Bir tanesinde dosya dedik. Ama birden fazla bir şey olabilir. O yüzden dolayı ne yapacağız? On change özelliğine geleceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Sonra upload error kısmına da şöyle arama yerine toast yazarsam daha önce kullanmış olduğum şu toastlardan birini yine aynı şekilde gelip kullanabilirim. Evet, şu arkadaşlardan bir tanesini geleyim alayım kullanayım. Alert error diyor. Tabi bunu da kullanabiliriz belki ama pek mantıklı olmayacak. Buraya error nokta mesaj diyerek buraya bunu yazdıralım direkt ve bu şekilde olsun. Daha sonra bu toast'un bir de kütüphanesi var. Şu kütüphaneyi ekleyerek bu arkadaşı tamamlamış olacağım. Buraya kadar işlemlerim tamam. Sonra bizim create sayfası burası. Evet, page sayfamızda şöyle bir description tanımlamıştık. Yine aynı mantıkla geleceğim. Buraya yeni bir komponent yazacağım. Komponentimin ismi image form .tsx olsun. Raf.c diyelim ve description'dan bu arkadaşın aynısını yapmaya çalışalım. Hemen şöyle yukarı doğru geliyorum. Şu yukarıdaki tüm değerleri aynı şekilde gelip alayım. Sonra aşağı doğru inelim. Şöyle bir form şemamız var. Form şemamızı aynı şekilde alalım. Ve form şemamızda burada description değil, artık ne diyeceğiz? Image URL diyeceğim. Ve burada da yine image URL description is required desin. Şimdi tekrar gelelim aşağı doğru. Burada bu şekilde bir props'umuz var. Yine aynı şekilde gelip bu props'u burada söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Description props değil burası. Image form props. Aynen bu şekilde olsun. Buradaki ismi image URL olacak ya da şöyle de yazabiliriz buraya. Aslında böyle yapmak daha da mantıklı olabilir. Kurs diyeceğim ve Prisma Silent'tan bunu bu şekilde ekleyeceğim ve aşağıda şartlarımı yazarken kursun içindeki image URL diyerek yapacağım ve bu şekilde kullanalım burada da. Sonra tekrar gelelim, burada bir süslü parantez açayım ve burada props'umu ekleyeyim ve yukarıdaki arkadaşlarımı teker teker tanıtayım. Sonra tekrar gelelim buradaki işlemlerimize. Evet, bunu yapmışız. Sonra şu forma, submitting'e, toggle edit'e, aslına bakarsanız 10 submit'e kadar her şeye ihtiyacımız var. 10 submit'e de ihtiyacımız var. Okey. Ama şöyle bir yavaş yavaş gidelim ki hata olmasın. Tekrar uğraşmayayım. Şunu şöyle gelip şurada bu değeri düzelteyim. Başka düzeltmem gereken şu an için bir şey yok. Sonra gelelim on submit kısmına. On submit kısmında değiştireceğim bir şey var mı? Aslına bakarsanız yok gibi.
Direkt bu submit'i de aynı şekilde gelip kopyalayayım. Sadece şu arada bir tane description yazıyor. Burayı sadece image URL is changed diyerek bu şekilde güncellediği zaman bana mesaj vermesi gerektiğini söyleyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra description bölümümüze tekrar geliyoruz ve buradan yine tasarımımızı aynı şekilde yapacağız. Şöyle şu div nerede başlayıp nerede bitiyor şöyle bir bulmaya çalışayım. Şu ilk div'i alayım. Şöyle yapıştırayım. Ops, şöyle yapalım. Daha kolay olacak. Evet. Evet, şöyle enter. Daha sonra tekrar geleyim. Şu başlık kısmını alayım. Ve sonra butonumuzu değiştireceğiz çünkü. Gerçi buton da geldi. Evet, pardon. Tamam, sıkıntı yok. Bakayım bir, yanlış yer değil mi? Tamam. Burada şimdi burayı düzelterek başlayalım. Şimdi burada yine aynı şekilde is editing diyeceğiz. Cancel diyeceğiz. Sonra burada şartlarımız var. Şimdi şartlarımızı bizim burada birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Daha önceden bir resim eklenmiş olabilir, olmamış olabilir. O yüzden dolayı burayı ona göre düzenleyelim şimdi. Burada cancel diye bir ikonumuz var. Burada biz normalde ilk başta ne diyoruz? Is editing ise bu şekilde diyoruz. Şöyle yapalım. Şuna VV diyelim. Daha fazla karışmasın en azından. Şunu da şu parantezde geleyim alayım. Şurada bitireyim. Burası okey. Şimdi yeni bir alan yazayım. Yeni bir alanımda da bu arkadaşlar aynı şekilde kullanayım. Şimdi burada diyeceğim ki eğer ki işlem is editing değilse VV aynı zamanda ithal data nokta image URL yoksa o zaman bana bir ne yapması gerekiyor mantıken? Bir şey eklemesi gerekiyor. Tekrar VV diyelim ve şuradaki şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayayım. Evet, şöyle şu enter, şuradan keseyim ve buraya yapıştırayım. Evet, şöyle düzelteyim, daha sonra hata almayalım. Tamam. Şimdi burada diyeceğim ki ben o zaman edit değil plus image diye bir ikon olması lazım. Küçük harfle miydi acaba? Plus ikon olsun ya, problem değil. Maksat bir tane resim olsun ve tekrar yanına diyelim ki add an image diyerek bu arkadaşı bu şekilde yazalım. Şu an hiç resim yoksa ve durum is editing değilse ne yapacak o zaman? Resim eklemek için bana bunu söyleyecek. Sonra tekrar geleyim yine aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha kopyalayayım. Ve daha önceden resim yüklenmiş olabilir. Resim yüklenmişse o zaman burada ne olacak, yine is editing değilse ama Intel Data URL'de bir değer varsa o zaman burada bir resim ekleyebileceğimi söyleyecek ve buraya da o zaman edit image diyelim. Buradaki ikonumuz neydi? Şöyle description'dan tekrar bir daha bir kopya çekeyim. Editmiş. Yine aynı şekilde geleyim. Bu ikonu kullanayım. Sonra bu buton kısmımız aşağı yukarı tamam. Şimdi bir yandan da sayfamızda bir hata oluyor mu olmuyor mu bunları görmek istiyorum yani. O yüzden dolayı şu kol spanlardan bir tanesini yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve şöyle yapıştırayım. Burada description form değil image form diyerek yine aynı şekilde ekleyelim. Zaten değerlerimiz aynı. Değişen bir şey olmaması gerekiyor. Yazılarımızı vesaire daha sonra düzeltiriz. Problem değil. Şu an amacım hata varsa bunları öncelikle görmek. Aslına bakarsanız şuradaki şu ifadeleri de koyduk ama biraz fazla kaçmış olabilir. Yani bunları da kaldırabiliriz ya da kullanabiliriz. Problem yok. Şöyle hatta düzenleyerek gidelim biz buraya. Bir tane image diye şöyle, yok image demeyelim pardon. Şimdi onunla ilgili bir ikon var ya, kafamızı karıştıracak. O yüzden dolayı şöyle image ikon diyeceğim ben. Şu şekilde bir ikon kullanayım. Tamam. Güzel. Burada description your course diyor. Description your course demesin. Image your course desin. Bu şekilde olsun. Ve şurada ne diyor? Course description diyor. Sanırım bu burada olan bir yer. Evet, burayı düzeltelim hemen. Images diyeceğim sadece. Bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi burada daha önce hiçbir resim eklemediğimiz için bu şekilde geldi. Problem yok. Daha zaten resim ekleme işlemine başlamadık. Şimdi şöyle yapacağız. Yine burada yukarıda yazmış olduğumuz gibi şartları aynı şekilde aşağıda da şartlarımızı söylememiz gerekiyor.
Bu arkadaşın bittiği yer tam olarak şurası. Zaten diğer tarafta da bakacak olursak yine aynı mantıkla bittiği yere geldik, bu şekilde söyledik. Şimdi daha önceden hiçbir resim eklenmemişse bir tane resmin eklenmesi gerekiyor. Şu arkadaşı şöyle tekrar geleyim, kopyalayayım ve bunu ilk yazarak başlayayım. Eğer ki durum is editing ise o zaman bana şunu vereceksin diyeceğim. Ama değilse de şunu vereceksin diyeceğim. Şimdi tamam, is editing açıldığı zaman bana resim var mı yok mu? Buna uygun bir şey yapmam lazım benim. O yüzden dolayı şuradaki şu arkadaşı şöyle sileyim. Tekrar geleyim. Bunun için de diyeceğim ki initial data, daha sonra image URL, eğer ki boşsa bu arkadaş, bu doluysa bu şeklinde bir şey yapmam gerekiyor. Burada şu an iki tarafta da hata almamak için kaydettiğim zaman şu arkadaşları şöyle ekleyeyim ki rahat bir şekilde yazayım. Tamam. Şimdi hemen geliyorum, burada diyeceğim ki eğer ki initial data image URL boşsa o zaman div class name flex item center justify center H80 diyelim mesela, background slate 200 mü demiştik, buraya 100 mü demiştik, öyle bir şey demiştik, 200 diyelim, bu şekilde olsun. Evet, resim için bir alan yapıyoruz şöyle. Tamam, 100 demişiz, 200, tamam, güzel durdu aslında. Sonra tekrar gelelim buraya, bir tane image ikon diyerek tekrar buraya bir tane image ikon ekleyelim. Evet, bu image ikonun hemen bir class name diyelim, 16 desek ve 16 desek bence iş görür diye düşünüyorum. Evet, şu şekilde oldu. Sonra tekrar gelelim, eğer ki durum diğeri ise o zaman bizim upload seçeneğimizin yine gelmesi gerekiyor. Yine şöyle tekrar, daha doğrusu resmimizin gelmesi gerekiyor, pardon yanlış söyledim. Hemen şurada şöyle tekrar bir class name diyeceğim ve diyeceğim ki relative aspect video, yani video boyutunda bana bir boşluk versin ve margin top 2 diyelim. Aslına bakarsanız diğer taraf için de bir margin top 2 vermemiz gerekiyor. Şöyle tekrar bir boşluk, evet, birazcık açılsın arası. Tamam, daha fazla versek de aslında daha güzel olur da neyse. Tekrar şöyle gelelim, image diyelim. Next image kütüphanesiyle birlikte benim burada bu resmi getirmem gerekiyor. Hemen şöyle diyeceğim, alt özelliği boş olsun ama bir değer olsun yani. Daha sonra buranın içini kaplasın, fill diyelim. Daha sonra class name'ine object cover diyelim. Daha sonra src özelliğine de initial datadan gelen image URL diyelim. Şu an için bir hatamız yok, resmimiz de yok ama hata olmaması bizim için yeterli şu an için. Buraya kadar tamam. Şimdi bu arkadaşla işimiz bitti artık. Bunu şöyle küçültebilirim. Şimdi gelelim diğer şartımızı yazmaya. Yani resim yükleme şartımızı yapmaya. Bunun için şöyle tekrar geliyorum. Durum bu sefer is editing ise, yani güncellemeye adam bastıysa, yani kullanıcı bastıysa artık ne yapacağız o zaman? Burada bir tasarım yapacağız. Zaten aslına bakarsanız her şeyimiz hazır. Neye ihtiyacımız var bizim burada? File, upload'a. Bu değil. File, evet yazabilirsem. Bu arkadaşa ihtiyacımız var. Zaten burada her şeyi söyledik. Hemen şöyle tekrar gelelim. Burada diyelim ki senin endpoint özelliğin, evet şöyle control space yaptığımız zaman artık burada bu arkadaşlar geliyor. Biz buraya kurs image bölümünü kullanacağız. Daha sonra bu arkadaşın on change özelliğine tekrar şöyle bir parantez açalım. Diyeceğiz ki URL nasıl yazacağız? URL şöyle olması lazım. Tekrar bir tane süslü parantez. Burada diyeceğim ki if URL varsa o zaman on submit parantez süslü parantez image URL ve URL diyeceğim. Bu şekilde yazacağım burayı. Sonra bakalım ne oldu, ne bitti. Şöyle gelelim, mesela şuradaki bir arkadaşa basalım. Bana direkt upload butonuna ilgili bir sıkıntı olduğunu söyledi. Nerede? Upload butonunda
File upload'da bu upload butonun kütüphanesini eklememişim sanırım ben. Ctrl Space ile birlikte benim şu kütüphanemdeki olan şu arkadaşı ekleyeceğim. Evet, tekrar gelelim basalım. Evet, şöyle bir arkadaş geldi. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Bana nerede hata diyor. Evet, anlamadım şu an hiç hatamın yerini. Core.ts'de bir yerde hata yaptığımı söylüyor bana. Evet, API uploading course.ts satır neresi? Image. Evet, şurada bir tane parantez fazla gibi duruyor ya da burada image, orayı kopyaladık diye hatırlıyorum ama şöyle tekrar gelip hemen bir bakalım bu arkadaşa. Evet, bakalım. Şimdi buradaki hatamın sebebi şuradaki arkadaşları yanlış yazmammış. Hemen şöyle geliyorum. Şunları şu şekilde düzeltiyorum ve tekrar bu arkadaşı test edeceğim. Şimdi şöyle cancel diyelim. Görmüş olduğumuz gibi herhangi bir şey yok. Add image diyeceğim ve choose file diyeceğim. Şu şekilde birkaç tane resmim çıktı. Mesela şu ayakkabı resmini ekleyeyim. Evet, bakalım ne olacak. Şimdi şöyle uploading'ime gelip buradaki files bölümüne gelecek olursam şöyle bir bakalım. Resmim buraya geldi. Resmim geldi ama burada bir ne dedi? Hata dedi. Burada diyor ki arkadaşım diyor, sen bunu kullanıyorsun diyor ama diyor bir izinle ilgili bir sıkıntın var senin diyor. Diyor ki Clerk ile ilgili bir şeyler kullanıyorsan diyor bunu yazman gerekiyor diyor. Zaten biz bu arkadaş aslında Middleware'da yazdık, şunu yazdık. Bir de daha önce yine ben Clerk konusunu anlatırken bir şey daha söylemiştim size, hatırlarsanız. Demiştim ki işte izin vermemiz gereken URL'ler vesaire bir şey olabilir demiştim ve bakın burada bana direkt örneği vermiş. Diyor ki sen uploading kullanıyorsun, madem bunu geleceksin burada izni vereceksin diyor. O yüzden hemen bu arkadaşı şöyle tekrar gelip kopyalıyorum ve sayfamı tekrar yeniliyorum. Şu an bu arkadaş zaten yapmayacak işlemini. Tekrar geliyorum. Yani aslında resmi yüklüyor ama API ile ilgili olan işlemimizi, yani kayıt işlemini yapamıyor. Neden yapamıyor? Şöyle tekrar gelip bakacak olursak, nerede benim page değil, image form sayfam. Burada on submit özelliği vesaire bir şeyler var ya, kayıt edemiyor yani. Zaten bizim direkt şu an on submit özelliğimiz aslında burası. Bu arkadaş yapıyor bizim bu işimizi. Şurada on submit dedik ve image URL diyerek biz bu işlemi yapıyoruz. Şimdi on submit işlemini yapamadığı için de ne yapıyor? Hata veriyor. Şimdi tekrar gelip ben buradan bir resim seçersem ve yeniden bana resmi yüklemeye çalışacak. Ve bakın bu sefer başarılı bir şekilde olduğunu söyleyecek. Ve burada bana success diyecek. Daha sonra da resmimi burada gösterecek. Tekrar gelelim edit bölümüne tıklayalım. Edit bölümüne tıkladığım zaman yine aynı şekilde choose file geliyor. Ya da işte burası işte değiştirmek istediğim zaman yine aynı şekilde değiştirebiliyorum. Bir sıkıntı yok. Ve uploading'ime yine başarılı bir şekilde resmimin geldiğini görüyorum. Evet, image kapak kısmını da, yani kurs kapak kısmını da bu şekilde yapmış olduk. Şu ana kadar 5 adımdan 3 adımında yapmış olduğunu bu arada görüyoruz. Öncekinde yine söylemeyi unuttum. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde geriye kalan 2 adımda devam edeceğiz. Kategori bölümümüzü yapacağız. Kategori bölümümüzü yaparken öncelikle kategori bölümüne ben birkaç tane bu şekilde veri girdim. Siz de aynı şekilde npx Prisma Studio yazarak veri tabanınıza bir şeyler ekleyebilirsiniz ya da MongoDB'yi aynı şekilde gelip açarak bu şekilde bir ekleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi Combo box ekleyeceğiz. Bunun için şu combo box'a geldiğimizde şöyle tekrar gelip tıklayayım. Şöyle bir tane kategorilerim için bir alan istiyorum. Ve bu alanda görmüş olduğumuz gibi bir arama butonu ve kategorilerimin bu şekilde gelmesini istiyorum. Şimdi combo box'ın aşağı doğru indiğimizde diyor ki arkadaşım diyor, sen beni kullanacaksan diyor öncelikle popover ve command'ı yüklemen gerekiyor diyor. Bunları yükledikten sonra diyor istiyorsan diyor şu şekilde beni kullanabilirsin diyor. Ve bize bu şekilde bir örnek veriyor. Yani direkt kurup da yapabileceğimiz bir arkadaş değil bu arkadaş. Bu arkadaş için şu ikisini yükledikten sonra bu dosyayı alacağız. Kendimize göre düzenleyip kullanabilirsin diyor.
Tamam, biz de hemen onun dediği gibi yapalım. Bunun için hemen şöyle geliyorum. Komponent dosyamın içine yine UI'nin içine oluşturalım biz bu arkadaşı. Sonuçta yine shotgun'ın aslında bir şeyi sayılır. O yüzden dolayı combo box nokta tsx diyeyim ve buradaki bu arkadaşın tamamını gelip kopyalayayım. Zaten ben de daha önce ilk başta projenin başında zaten bu arkadaşları yüklemiştik. O yüzden dolayı bir sıkıntı yok. Şimdi yukarıdan aşağı gelip biz bu arkadaşı şöyle derinlemesine bir inceleyelim. Şimdi burada kütüphaneler var. Şurada bir tane frameworks diye bir şey var. Burada görmüş olduğumuz gibi bizim verilerimizin olduğunu görüyoruz ve value label diyor. Value label diyor, yani biz de aynı şekilde value ve label'larımızı oluşturarak bu arkadaşa vermemiz gerekiyor. Verdikten sonra burada bir framework map ile burada verileri döndürdüğünü görüyoruz. Bu mantıkla biz de aynı şekilde verilerimizi döndüreceğiz. Burada set value diye bir şeyin olduğunu görüyoruz. Bizim burada set value özelliğimiz normalde ne mantıken bir değer değiştiği zaman yapmamız gereken işlem, yani on change işlemi. Daha sonra bir value işlemi görüyoruz ve bu da normalde çekmiş olduğu değer ve işte key'i vesaire görmüş olduğumuz gibi bu şekilde kullanılmış. Şimdi biz bu arkadaşı kullanabilmemiz için öncelikle şuradaki şu arkadaşı buradan silmemiz gerekiyor. Sildikten sonra bizim kendi value'larımız olacak. Biz bunları ne yapacağız? Kendi veri tabanımızdan çekeceğiz. O yüzden dolayı şu arkadaşı da buradan kaldıralım. Ve ben bunu bir kere yazacağım ve birden fazla yerde kullanmak istediğim zaman kullanabilmem için de buna uygun props'lar yazmam gerekiyor. Yazacağım props'lar şu şekilde olacak. Diyeceğim ki interface combo box props diyelim ve verilerim için options diyeceğim. Ve daha sonra bu options içinde label olacak. Silmiş olduğumuz yapıda olduğu gibi ve value'larımız olacak. Yine aynı şekilde string yapıda olacak ve ben bu değerleri dışarıdan vereceğim. Sonra bir value özelliğimiz olsun, zorunlu olması string diyelim ve on change özelliği ekleyelim ve diyelim ki yine value string türü ve bu arkadaş değişebilir. O yüzden dolayı void diyeceğim. Sonra bu arkadaşa hemen burada geleceğim. Bu değerleri burada çağırarak söyleyeceğim. Bunlar tamam. Sonra yukarıdan aşağı doğru yine aynı şekilde geleceğim. Buton bunlarla çok fazla oynamayacağız. Ama şurada bir framework vesaire bir şeyler yazıyor. Bizim burada değerimiz framework değil artık. Kim? Options. O yüzden burada options diyeceğim ve burada da ismini option olarak düzenleyebilirim. Ya da hiç düzenlemeden de bırakabilirim. Sonuçta buradaki içindeki takma isim bu arkadaş, problem değil. Select framework değil, select option desin. Sonra tekrar aşağı doğru geliyorum. Burada yine bir döngü var. Şimdi buradaki arkadaş şu işleme yarıyor. Diyor ki bu bir yerde bir değer var mı yok mu? Yani bir değer seçili gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmediyse o zaman bu yazsın, ama varsa seçili bir değer varsa bir value varsa bu gelecek. Yoksa ne yapacak o zaman? Bize aşağıdaki diğer değerleri döndürecek. Yani tıkladığımız zaman ki şöyle tıkladığımız zaman ki şu arkadaşları getirecek. Yine ben burada aynı şekilde options demek zorundayım. Ve ismini yine option olarak düzenleyeyim. Ve option'dan gelen value diyelim. Aynı şekilde burada bir value kısmımız var. Bu value kısmını kullanmayalım, bir seç. Daha sonra burada sonuçta açıldıktan sonra seçecek. Buradaki on select bölümüne bunu da kaldıralım bu aradan, bu şekilde olsun. Set value diyor. Şimdi biz burada şöyle yapacağız. Set value değil. Biz bu arkadaşı buradan komple kaldıracağız. Ve tekrar geleceğim buraya, diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum onChange özelliği, diyeceğim ki ismini ben bu arkadaşın artık option value dedim ve eşitse bu arkadaşın value'su, o zaman bunu yaz ya da boş bırak ya da option nokta value yaz diyeceğim. Bu şekilde olacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra tekrar gelelim. Burada seçili olan ifadesi için bir check ifadesi kullanılmış. Biz de aynı şekilde bunu kullanacağız. Hiç değiştirmeyeceğiz. Yapmamız gereken tek şey burayı option olarak değiştirmek ve bunu bu şekilde yapacağız. Ve framework label değil, option label olarak bunu da düzelteceğim. Combo box'ımız bu kadar olması gerekiyor. Bir hatamızın olmaması gerekiyor. Şimdi geleceğiz bu arkadaşı aynı şekilde ne yapacağız? Bizim page sayfamızda kullanacağız.
Şimdi page sayfamızda kullanabilmemiz için bununla ilgili yine aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Bir tane form yazmamız gerekiyor. Hemen şuraya geliyorum. Formumun ismi kategori form nokta tsx diyelim. Rafçı diyeyim ve description'dan bu arkadaşı yavaş yavaş kopyalayarak başlayalım. Şimdi yukarıdaki şu kütüphanelerin tamamını yine aynı şekilde gelip alacağım ve şöyle yapıştıracağım. Evet, burada bakıyoruz, bir description diyor bize. Biz burada description değil, bu sefer ne kullanacağız? Kategori ID kullanacağız. Ve biz bu kategori ID'yi kullanırken z string vesaire bir şeyler kullanmamıza hiç gerek yok. Yani o zaman biz burada şunu yapsak yeterli. Min, evet şöyle yapacağım. Hop, şuradan şuraya kadar ki şu arkadaşı sileyim. Şu şekilde bırakacağım. Sonuçta bir değer seçilebiliyor buradan. Aynı şekilde gelip seçeceğiz. Daha sonra kategori form kısmında yine ben aynı şekilde bu arkadaşa birkaç tane props vermem gerekiyor. Şöyle gelelim, şu şekilde propslarımız varmış. Aynı şekilde geleyim, şu propsları yapıştırayım. Burada şu arkadaşın ismini değiştirelim. Diyelim ki kategori de form props şeklinde olsun. Intel data, bunu diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi yapalım. En iyisi daha sağlıklı olacaktır. Kurs diyelim ve Prisma Silent'tan çekelim. Kursu ID'miz zaten var. Bir de ekstra olarak bizim neye ihtiyacımız var? Options'a ihtiyacımız var. Diğer taraftan ben bu değeri alayım ki bu aşağıda kullanacağım combo box'la ben bu değerleri rahat bir şekilde döndürebileyim. Value string diyeceğim. Ve buradaki bu üç arkadaşı gelip burada tanımlayacağım hemen. Şöyle geliyorum. Evet, yukarıda hatamız var bu arada, onu da düzeltmemiz lazım. Şimdi burada bir tane değer istiyor olsaydık okey. Ama birden fazla değer isteyeceğimiz için bu şekilde olması gerekiyor. Bunu normalde diğer sayfada da aynı şekilde yapmış olmamız gerekiyor. Unuttuysak ekleyelim. Unutmamışım, tamam. Bunları bu şekilde yazıyorum. Sonra tekrar şöyle bakıyorum. Burası tamam. Kategori form, description'ı tekrar açalım. Bunları tanımlamışız. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir use formumuz var. Şöyle bir iki tane işte bir şeyler var vesaire. On submit özelliği, toggle'lar falan bir şey, bayağı bir şey var. Bunları şöyle tekrar geleyim. Buraya return'ün üstüne kopyalayayım ve teker teker bunları düzeltmem gerektiği gibi düzelteyim. Şimdi şöyle yukarıdan başlayalım. Burada default value kısmında benim olması gereken değerim artık kategori ID. Şimdi bu arkadaşa da şöyle diyeceğiz biz. Diyeceğiz ki Intel datadan gelen kategori ID var mı? Ya da bu şekilde diyeceğim. Şuraya soru işareti de atalım. Sorunu yaratmasın bize. Bu şekilde diyeceğiz. Resolver form şema, burayla ilgili başka yapacağım bir şey yok. Sonra burada artık şöyle aşağı doğru inelim. Şurada diyelim ki kategori is changed diyelim ve bu şekilde olsun. From'lar vesaire böyle. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim tasarım bölümümüze. Tasarım bölümü için yine aynı şekilde şöyle tekrar geliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şu div'i alacağım ben sadece. Şöyle. Evet, şu ilk div'i şöyle alayım ki tamam. Sonra teker teker kopyalamaya başlayalım. Şu arkadaşı şöyle alayım. Bu bizim butonlarımızın olduğu yer. Şöyle butonlarımıza bakalım. Kurs description diyor. Kurs kategori diyelim buraya. Buton var. Editing vesaire diyor. Buraya başka ekleyeceğimiz bir şey cancel var zaten. Edit var. Yeterli. Başka bir şey eklemeye gerek yok. Şurada edit kategori diyebiliriz istiyorsanız. Şöyle kalsın. Sonra gelelim aşağıda aynı şekilde şartlarımızı yazmaya. Burada şartlarımızı şöyle açalım. Evet, iki tane şartımız var. Eğer ki seçili değilse bu geliyormuş. Şöyle yapalım. Yani evet, durum eğer editing değilse bu geliyormuş. Bu değer gelirken de bize nasıl gelmeli? Şöyle yapacağız biz. Öncelikle yukarıda geleceğim. Şöyle bir tanımlama daha yapacağım. Diyeceğim ki const selected option diyeceğim. Ve eşittir option nokta find. Tekrar geleceğim, burada option olsun ismi artık. Evet, bunu böyle söyleyemiyoruz. Shift yapacağız. Option diyeceğim.
Ve şuradan tekrar diyeceğim ki option.value eşitse initial datadan gelen kategori ID'ye diyerek bu select option'ı atayacağım ben bu değeri. Bu değeri de geleceğim burada aynı şekilde yazdırmak için kullanacağım. Burada diyeceğim ki select an option label'ı veya hiç kategori seçilmemiş olabilir. O yüzden no kategori şeklinde yazalım. Burada artık ekleme işlemi için, yani buraya tekrar gelip bakacak olursak is editing bölümünü yapacağız. Is editing bölümünü yine aynı şekilde gelip kopyalayıp içindeki text array'i silip bizim combo box'ımızı buraya eklememiz gerekiyor. Bunu buradan sildim ve aynı şekilde buraya yapıştırdım. Burada form control değil text array'a bunu buradan kaldırdım. Şuradaki arkadaşın ismini kategori ID şeklinde değiştirdim. Tamam. Şimdi burada kullanacağımız şey form kontrolün içinde yine aynı şekilde combo box diyeceğim. Evet, neden gelmedin? Hemen bakalım şöyle. Combo box demo diyor. Oradan kopyaladık ya biz. Combo box diyelim şöyle. Tekrar geleyim. Evet, şu şekilde geldi ve şöyle ekleyelim. Sonra bu arkadaşın içinde olması gereken değerlerimiz options'ımızın olması gerekiyor ve options'ımız 1 2 3 options şeklinde olacak. Daha sonra yine şuradan tekrar diğer tarafta da yine aynı şekilde vardı. 1 2 3 field diyeceğim. Yani birden fazla değer bir şeyler olabilir. O yüzden dolayı bunları bu şekilde yazıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi artık geleceğiz bu arkadaşı bu sayfada çağırarak çalıştırmayı deneyeceğiz. Bunun için page sayfama yine aynı şekilde geleyim. Şu call spanlardan bir tanesini yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve bunun aşağısına yapıştırayım. Buradaki alanımızın ismi kategori ve ikonu da değiştirelim bu arkadaşın. Kategoriyle ilgili nasıl bir ikon buluruz açıkçası bilmiyorum. Şöyle kaset diye bir ikon kullanacağım. Belki doğru belki yanlış. Bunu kullanmak istediğimi söyleyeyim. Evet. Sonra buradaki formumuzu değiştireceğiz hemen. Formumuza diyeceğiz ki kategori form. Kurs ID ve Intel data aynı. Zaten araya bir tane options eklememiz gerekiyor. Onun dışında zaten pek bir sıkıntımız yok. Şimdi options'ımıza da biz ne yapmamız gerekiyor? Bir veri çekmemiz gerekiyor. Veriyi de geleceğim burada çekeceğim. Zaten burası use silent değil. Burada hemen şurada müsait bir yerde bakalım. Burada bir Prisma diye bir kurs çekmişiz mesela. Yine aynı şekilde şurada tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const categories eşittir await Prisma db nokta kategori nokta find menu. Evet. Sonra tekrar geleceğim. Burada bir order by ile sıralama yapabiliriz burada. Ve diyelim ki name'e göre ASC şöyle ASC sırala, yani küçükten büyüğe doğru sırala şeklinde söyleyeceğiz. Evet, sonra bakalım burada bir hatamın olduğunu söylüyor bana. Nerede? Kurs page.tsx'te bakacağız ona şimdi tekrar. Evet, kaçıncı satır diyor? 61. satır civarlarında diyor. 61'de ne var? Evet, 61'de bir şey yok ama şurada şunu ekledikten sonra oldu sanırım hata. Şöyle bir emin olayım. Evet, combo box'ı kaydetmemişiz. Şöyle şunu kaydedeyim. Tekrar bakalım. Aşağı doğru ineyim. Bir parantez karmaşasına şu kategori formu şuradan bir sileyim. Bir parantez karmaşası yaratmış olabilirim belki. Evet. Tamam, sıkıntı yok. Ya da aşağı taraftaki options'ın içi boştu ya. O yüzden dolayı da vermiş olabilir. Ama hata almadan gidelim diye o yüzden dolayı şey yaptım. Tamam. Şurada virgüllerini, noktalı virgüllerini ekleyeyim. Yine bana sıkıntı yaratmasın. Tamam.
Şimdi tekrar gelelim yine aynı şekilde buraya. Alanım buradaydı ve buraya yazacaktım yine. Aynı şekilde şundan bir tane daha kopyalayayım. Yukarıda artık değerimizi zaten söyledik. Burada description form değil, kategori form diyeceğim ve buradaki option seçeneği dolduracağım. Buraya da yukarıda tanımlamış olduğum categories nokta map tık tık diyeceğim ki kategori artık senin adın ve şöyle yazacağım. Böyle daha sonra tekrar bir parantez, süslü parantez, tamam. Burada diyeceğim ki label için kategoriden gelen kategoriden gelen name virgül, value için kategoriden gelen ID şeklinde söyleyeceğim. Evet, şu an için bir sıkıntımız yok. Edit diyeceğim ve bu arkadaşa tıkladığım gibi evet bir sıkıntı olmadı. Normalde bunda ben videoyu ikinci defa çekiyorum aslında. Her şeyi geri aldım. Bende birazcık sıkıntı olmuştu. Yani gelmemişti, öyle söyleyeyim. Aslında güncel, yani geri aldığım için tüm paketlerim de otomatikman olarak geri eski haline döndü. Bir sıkıntı olması gerekiyordu aslında. Siz de aynı sıkıntıyı alabilirsiniz. Şöyle tekrar gelip bakacağım öncelikle. Şimdi normalde şu arkadaş nerede orası? Package.json. Evet. Şöyle gelip bakalım. Evet. Hatta aldığım hata tam olarak buydu. Sonra bana şöyle dediler. İnternette gördüm. Dediler ki işte command liste, işte nerede okudum ben onu? CMDK ile ilgili bir sıkıntı var dediler. CMDK 1.00 kullanıyorum ben. Ben de zaten bunda hata almıştım açıkçası. Sonra sürümümü eski sürüme indirdim ve düzelmişti. Şu anda da düzgün bir şekilde geldi ama sizde de aynı şekilde hata alabilirsiniz. Bakın burada diyor ki bundan düşüğünü kullanırsan diyor sıkıntı olmayacaktır diyor. Burada zaten ben de buraya okuyarak aynı şekilde bunun sürümünü normalde 0.2.1'e çekmiştim. Şu an hata almadım. Demek ki daha başka bir şey yanlış yapmışım ya da bir projemi durdurup yeniden başlatayım. Belki şu an gözümden kaçan başka bir şey var belki. Emin olalım sadece. Evet, tekrar şöyle geliyorum, yenileyeceğim. Evet, edit kategori. Tamam. Evet, bir sıkıntı olmadı. Eğer olur da sıkıntı alırsanız bilin ki şu CMDK ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Ben bunu daha yeni güncelledim dediğim gibi 0.2'ye. O şekilde çalıştırmıştım ama şu an 1.0'da da çalıştı. Neden olduğunu anlamadım. Ama sadece bu bilgiyi de ekstradan vereyim en azından. Şuradaki işte şu Selected Option'ı sadece ben birazcık boyutuyla oynamak istiyorum. Burada MLH ve 200 diyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi. Ben bu arkadaşı buradan kaldırayım ve full diyelim. Ve şuradaki arkadaşı da yine V full diyeyim ki burayı kaplasın, daha güzel bir görüntü olsun. Evet, bu işlemimiz de tamam. Fashion'ı seçtim. Continue diyorum. Success dedi ve başarılı bir şekilde oldu. Aynı şekilde Education'a Continue diyorum. Başarılı bir şekilde değişme işlemi oldu. Ve burada da görmüş olduğumuz gibi 4 aşamanın 4'ü de tamamlandı. Geriye sadece bir aşama, yani price aşamamız kaldı. Şimdi price bölümümüzü yapacağız. Bunun için yine title formun aynısını kopyalayarak yapmak daha mantıklı olacak. Çünkü burada zaten bir input alanımız var. Yine aynı şekilde bu input alanını güncelleyerek gideceğiz. O yüzden dolayı öncelikle buraya tekrar geleyim. Hemen şöyle komponentimin içine yeni bir tane price form.tsx diyerek burada bu arkadaşı yazmaya başlayayım. Şimdi price formunda ekstra olarak bir de para birimi ile ilgili bir şeyler ekleyeceğim. Şöyle öncelikle şuradaki şu arkadaşları bir gelip kopyalayayım, sonra duruma göre düzelterek gidelim. Şu interface'ten şu üst tarafa kadar ki olan her tarafa aynı şekilde geldim, kopyaladım ve yapıştırdım. Burada şimdi değiştirmemiz gereken yerlere şöyle bir bakalım. Title değil, artık burada price yazacak. Initial data diyor. Biz yine bunu aynı şekilde kurs şeklinde çekerek yapabiliriz. Başka şöyle bakalım. Evet, yine minimum bir karakter diyor burada ama biz burada bu arkadaşı kullanmayalım. Bunun yerine string kullanmayalım daha doğrusu. Şurayı şöyle tekrar geleyim sileyim. Z nokta George nokta number diye bir özellik var. Bunu kullanacağımı söyleyeceğim. Yani sadece sayısal değerleri
alabileceğimi söyleyeceğim. Tekrar şöyle yukarıdan aşağı doğru gelelim. Burası tamam. Şu ismini aynı şekilde gelip değiştireyim. Price form props ve bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip buraya dahil edeyim. Süslü parantez. Evet şöyle. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi aynı şekilde tekrar title formuma geleyim. Kopyalayacağım diğer alanlara aynı şekilde şöyle de geleyim. Şu submit şuraya kadarki olan alanı aynı şekilde kopyalayayım. Evet yukarıdan aşağı bakarak tekrar gelelim. Burada default value kısmımızı yine price olarak değiştireceğiz. Ve değer olarak da şu şekilde söyleyeceğim. Diyeceğim ki initial data price ya da boş ya da undefined diyeceğim. Boş dersem bu sefer text olarak algılayacak. O yüzden dolayı undefined demek daha mantıklı olacaktır. Güncelleme işlemlerimiz vesaire her şeyimiz zaten yine aynı şekilde. Şurada price is changed yazsın yine. Bakalım buraya kadar tamam gibi. Bir eksiğimiz yok sanırım. Bakayım şöyle tekrar. Tamam. Şimdi aynı şekilde tekrar gelelim. Form kısmına aynı şekilde şöyle geleyim alayım. Ve buraya kopyalayayım. Evet yukarıdan aşağı buralara tekrar gelip bakalım. Yine her şey is editing vesaire aynı şekilde duracak. Değiştireceğimiz pek fazla bir şey yok. Şuraya edit price diyebiliriz. Initial data title diyor. Burada initial data price diyebilir. Tamam. Sonra aşağı doğru inelim. Değerimiz price olacak. Ve şimdi şurada birazcık değişiklik yapacağız. Evet. Burada yine diyelim ki kurs ya da şöyle diyelim set as a price kurs. Evet bu şekilde olsun. Daha sonra tekrar geleceğim burada. Type'ına number diyeceğim. Daha sonra tekrar geleceğim. Step diye bunun bir özelliği var ve bu step'e de 0.01 diyeceğim. Bu şekilde değer arttırmak istediğimi söyleyeceğim. Ve başka ne ekleyeceğim? Buraya parasıyla ilgili bir bölüm ekleyeceğimi söylemiştim. Buraya o yüzden dolayı bir format ekleyeceğim. Formatı aslında buraya eklemeyeceğim. Nereye ekleyeceğim? Şuradaki is editing bölümünde burada gözüken bölümü aslında ekleyeceğim. Yani buraya diyeceğim ki format initial data price şeklinde söyleyeceğim. Bunun için öncelikle lib klasörüme tekrar geleyim. Bir tane price.ts diye bir şey yazayım. Hatta price.ts değil format.ts diyelim biz buna en iyisi. Ve hemen buraya diyeceğim ki export const format price eşittir. Sana bir tane price değeri göndereceğim ve değeri number olacak. Ve şöyle diyeceğim. Süslü parantez. Başka duruma göre belki formatlık başka şeyler kullanabiliriz belki. Şöyle intl şu kütüphaneyi kullanacağız. Bunun içinde number format diye bir özellik var. Bunu kullanacağız. Diyeceğiz ki şöyle tr küçük harfle tr büyük harfle tr diyeceğim. Türk parası için bunu kullanıyoruz. Sonra diyeceğim ki stil. Evet gelecek mi gelmedi. Currency şöyle. Sonra tekrar buraya gelelim. Currency ve şöyle diyelim burada try. Şu şekilde olacak. Daha sonra tekrar burada gelip diyeceğim ki format nokta format evet şöyle price diyeceğim. Bu şekilde bu arkadaşı tanımlayacağım. Sonra tekrar geleceğim. Burada initial data bölümünde aynı şekilde bu arkadaşı tanımlayacağım. Burada kullanacağım şey tam olarak şu şekilde olacak. Diyeceğim ki format evet gelmedi. Format price diyelim. Tabi gelmez normalde. Süslü parantezin içinde olması gerekiyor çünkü mantıken. Şöyle tekrar format price diyeceğim ve bu arkadaşı şöyle bir parantez açacağım ve initial data price da bunun içine ekleyeceğim. Evet bakalım ne oldu ne bitti. Eğer ki değer yoksa bu sefer hata alma ihtimalimiz de var. Gerçi o yüzden dolayı aslında şöyle yazsak daha mantıklı olabilir. Tekrar geleyim buraya aynı şekilde. Diyelim ki initial data nokta price diyelim. Daha sonra eğer ki bu değer varsa format price o zaman bana initial data nokta price ya da
O zaman da no price desin. Evet, böyle yapsak daha mantıklı olur. Sonra tekrar gelin page sayfamıza aynı şekilde bu arkadaşı ekleyelim. Şu arkadaşlardan şöyle bir tanesini yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Constant. Şöyle geldim, kopyaladım. Buraya diyeceğim ki price form. Option seçeneğimiz yok. Burada Intel Data ve Kurs ID seçeneğimiz var. Şu şekilde olacak. Bakalım, bir hata almadıysak buraya gelecek. Şu an hata almadık zaten. Problem yok. Aklımdayken şunu da direkt değiştireyim. Dolar desem dolarla ilgili bir ikon vardır muhakkak. Evet. Ya da money diyelim. Evet, şöyle bunu diyelim. Tamam. Evet, şöyle tek şuraya da price diyelim. Tamam. Evet, şöyle aşağı doğru geleyim. Evet, buraya görmüş olduğumuz gibi geldi. Şuradaki yazısını vesaire de düzelteyim ben bunun hemen. Course price diyelim. Tamam. Edit price dediğim zaman buraya görmüş olduğumuz gibi bir değer geldi. Normalde şu an yazı yazamıyorum. Sadece sayı yazabiliyorum ve buradan arttırmak istediğim zaman virgülle birlikte bu şekilde arttırabiliyorum. Continue dediğim zaman güncelliyorsa bir sıkıntı yok demektir ve bana görmüş olduğumuz gibi fiyatı TL cinsinden burada bu şekilde gösteriyor. Evet. Kurs price kısmımızda bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi attachment bölümümüzü yapacağız. Attachment bölümümüzü yaparken attachment bölümü zorunlu olmayacak. Ama ne olacak tabii ki? Bir kursun ID'si ile kursa ait attachment'ların olması gerekiyor. Bu yüzden API klasörünün içindeki kurs ID'nin içine gelip yeni bir API yazacağım ve ismine attachment diyeceğim ve sonra tekrar içine root.ts ve export const değil, export async function diyeceğim ve türünün post olduğunu söyleyeceğim. Sonra benim burada bir yine request'e ihtiyacım var. Request diye şu şekilde bir tanımlama yapacağım ve user kursumun ID'sine ihtiyacım var. O yüzden dolayı burada bir virgül, süslü parantez, params, 2 nokta tekrar params, süslü parantez, kurs ID ve türünü string olduğunu söyleyeceğim. Sonra benim kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı bunun gibi çeşitli kontrollere ihtiyacım var. Şu cache alanını öncelikle alayım ve try ve cache diyeyim ve şuradaki şu arkadaşa bunu yapıştırayım ve buraya da attachment diyelim. Sonra tekrar geleyim, aynı şekilde şu user ID'ye ihtiyacım var. Hemen şöyle buraya değil try'in içine out'un kütüphanesini şöyle yükleyelim ve aynı zamanda kullanıcı var mı yok mu şöyle bize bir kontrol yapsın. Sonra devam edelim. Şimdi normalde ben bu arkadaşa bir tane parametre göndereceğim ve göndereceğim parametre URL olacak. O yüzden dolayı şöyle URL diyeceğim ve await request.json diyelim ve bu arkadaşı bu şekilde tanımlayalım. Sonra bu kursu bir veri ekleniyor. Okey. Bu eklenen veriyi acaba başka birisi mi ekliyor yoksa kursu oluşturan kişi mi ekliyor? Bununla ilgili hemen bir kontrol yaparak başlayalım öncesinde. Diyelim ki kurs owner kursun sahibi ile ilgili bir kontrol yapacağız. Evet, Prisma db nokta kurs nokta find unique diyeceğim. Tekrar süslü parantez ve burada şartımı yazacağım. Şartım şu şekilde olacak. Diyeceğim ki word bir ID olacak ve bu ID params'taki kurs ID'den gelecek ve user ID'si de aynı şekilde user ID'imle karşılaştır arkadaşım. Eğer ki bir sorun varsa, yani bu kişi bu değilse, o zaman giriş yapamadı, hatası gönder bana diyeceğim. Eğer ki hatalarımdan herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman kurs attachment diyelim ve eşittir await prisma db nokta attachment nokta create ve tekrar parantez süslü parantez, burada diyeceğim ki data süslü parantez URL'i göndereceğim. Daha sonra name içinde şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki URL'den split et ve şu şekilde bundan sonrasını split et ve pop'la bir değeri almak istediğimi söyleyeceğim. Sonra diyeceğim ki kurs ID parametreden gelen kurs ID olduğunu söyleyeceğim. Bunlarla işim bittikten sonra bana bir return next response ile bir sonuç gönder
next response JSON ve bana attachment'ımı dönder diyeceğim. Bu ekleme işlemimizdi. Şimdi bize sadece ekleme işlemi değil, bu attachment'ı silmemiz de gerekiyor. O yüzden dolayı attachment klasörüne tekrar geliyorum. Köşeli parantezler açıyorum. Çünkü statik bir ID olmayacak. Yani attachment ID'ye göre bir silme işlemi yapacağım. O yüzden dolayı attachment ID diye buraya bir klasör ekleyelim. Ve tekrar bunun içine root.ts diyelim. Ve bu arkadaşı yazmaya çalışalım. Şimdi buradaki şu arkadaşa kısmen ihtiyacım olacak. Şöyle gelip yazayım. Bunun parantezini kapatayım. Tamam. Şimdi burada sadece tabii ki aynı zamanda hangi kursa ait olduğunu da bilmem gerekiyor. Sonuçta yani kontrolünü yapmam gerekiyor mantıken. Şu hangi kurstan sileceğim? Bunun için bunu eklemem gerekiyor. Yine buraya aynı şekilde bir virgül ekleyeceğim ve sonra tekrar diyeceğim ki attachment ID. Burada attachment ID yazarken klasördeki ismiyle aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Tabii ki şeyleri yok. Ve buraya da yine aynı şekilde string olduğunu söyleyeceğim. Ve burada da işlemin benim delete işlemi olduğunu bildireceğim. Buraya kadar işlemlerim okey. Sonra tekrar gelelim bizim bu işlemlerimizi yazalım. Şimdi ben yine aynı şekilde kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı bunların kontrolünü yapmam gerekiyor. Şöyle bir try catch yazalım. Ve şuradaki şu cage'i öncelikle alarak direkt başlayayım. Ve buraya yapıştıralım. Attachment id diyelim. Tamam. Sonra tekrar gelelim biz buraya. Şimdi kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı? Aynı şekilde şu arkadaşı gelip alayım. Ve bu arkadaşın kütüphanesini yükleyelim. Sonra kullanıcının kontrolü için yine aynı şekilde şunu alayım. Tamam. Buraya kadar okey. Şimdi yine aynı şekilde kursun kişisini de kontrol edelim. Şu arkadaşla şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip alayım ve buraya yapıştıralım. Daha başka neye ihtiyacımız var? Daha başka bir şeye ihtiyacımız yok. Artık burada silme işlemini yapalım. Diyelim ki const attachment eşittir await prisma db nokta attachment nokta delete parantez süslü parantez word süslü parantez kurs id eşitse benim parametreden gelen kurs id'ime virgül aynı zamanda id params'tan gelen attachment id'ime eşitse gel bu arkadaşı bana sil. Sildikten sonra da bana bir tane ne döndüreceksin? Şöyle yine aynı şekilde attachment'ımı dönder diyeceğim. API'miz bu şekilde hazır. Next Response'nin bir kütüphanesi var. Onu ekleyelim. Şöyle yukarı çıkayım. Evet, eksikleri var mı? Şöyle bir kontrol edeyim. Yok gibi. Tamam. Problem yok. Buraya kadar tamam. API'lerimiz okey. Şimdi artık ne yapacağız? Biz bunu tasarımımızda göstereceğiz. Tasarımımız için hemen şöyle dashboard sayfamızı açalım. Burada teacher, kurs. Evet, buradaki pardon bu page değil. Şu page'de bu işlemleri yapacağız. Şimdi bu page'de işlemlerimizi yaparken öncelikle benim burada bir tane kurs diye bir çağırmış olduğum bir verim var. Bu çağırmış olduğum veriyle birlikte bir kurs ID ve kurs diyerek data gönderiyorum. Bu datamı ben birazcık genişleteceğim ve artık buraya attachment'ımı da ekleyeceğim. Bunun için şuraya hemen burası kategori bölümü pardon. Word'den sonra tekrar geleceğim. Bir tane virgül ekleyeceğim ve diyeceğim ki include. Include süslü parantez. Diyeceğim ki bana attachment'ları da buraya include et. Ve bu arkadaşları bana bir de sırala. Sıralarken de create et'e göre sırala. En son gelen ilk gelsin diyeceğim. O yüzden desk'i ekliyorum. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra bizim bu page sayfamızda yine şöyle bir tane form oluşturacağız. Bu formu oluşturalım hemen şöyle. Component klasörüne geliyorum. İsmine attachment form.tsx diyelim. Rafce diyelim. Bu arkadaş en çok image forma benziyordur. O yüzden image forma bakarak yazmaya çalışalım. Şimdi şu yukarıdaki şu kütüphaneleri aynı şekilde gelip alacağım. Şöyle yapıştıracağım. Sonra bu arkadaşa tekrar gelip şöyle bir bakalım. Burada bir form şemamız ve interface'imiz var. Yine aynı şekilde gelelim bu arkadaşlar alalım.
Burada image URL değil. Biz ne dedik? API'mizde URL göndereceğiz dedik. O yüzden buraya URL diyelim. Aslına bakarsanız şuradaki şu arkadaşlara da ihtiyaç yok ya da burayı URL is required diye düzenleyebilirsiniz ya da bir karakter şeklinde direkt bu şekilde yazmamız yeterli. Sonra props'larımıza gelelim. Props'larımızda da değiştireceğimiz bir şey yok ama ismini değiştirebiliriz. O yüzden şöyle props diye değiştireceğim ve sonra burada süslü parantez ve burada attachment props ve initial data ve kurs ID diyeceğim. Şimdi ben burada kursumun tamam okey verilerini çekiyorum. Bunda okeyiz. Ama onun dışında bir de ben attachment'ımdaki verileri de çekmek istiyorum. O yüzden buraya ve tekrar bir süslü parantez ve diyeceğim ki ismi attachment olsun ve bu attachment'ta benim attachment Prisma Silent'ımdan birden fazla veri şeklinde çekebileceğimi söylemiş olayım. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra image formumuza tekrar gelelim. Şimdi şöyle bir şeye artık ihtiyacımız yok. Bu alan çünkü zorunlu değil. Zorunlu olmuş olsaydı yine bu arkadaşı kullanabilirdik. Şimdi bizim burada is submitting is valid diye bir tane özelliğimiz var. Bunu da pek fazla ihtiyacımız yok. Sonuçta biz form işlemi kullanacağız zaten. İhtiyacımız olursa tekrar yazarız diye düşünüyorum. Sonra tekrar gelelim şöyle bir bakalım. Router is editing toggle ve bunlara ihtiyacım olacak. Şöyle kopyalayalım biz bu arkadaşları ve şuraya yapıştıralım. Şimdi hepsini kopyalamıyorum çünkü bir iki tane kütüphaneleri o toplu ekledik zaten. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Şimdi tekrar geliyorum onSubmit özelliğime. OnSubmit özelliğine baktığımda benim API'ımın değişmesi gerekiyor. Ve en önemli nokta page'in değişmesi gerekiyor. Eğer page'i değiştirmezseniz otomatik olarak post yazmazsanız 405 hatası alacaksınız. O yüzden dolayı burayı düzelteceğiz. Bir de benim tüm hepsinde yapmış olduğum bir hata var. Description kısmına error dedim. Aslında bunlara error nokta mesaj demem lazım. Yoksa error'dan dolayı bir hata aldığımız zaman yazdırmayacak. O yüzden dolayı bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Hepsini düzeltmemiz gerekiyor. Aslında şöyle tekrar geleyim bir şuraya şöyle yazayım. Başka varsa evet şöyle arattığım zaman nokta mesaj şeklinde burayı düzeltelim. Tekrar gelelim. Şurada evet. Bu da tamam. Tamam. Hata almadığımız için şu ana kadar bir şey görmedik ama bunu ben hata alınca fark ettim. O yüzden dolayı bunu bu şekilde düzelteceğiz. Tamam. Bunlarla işim bitti. Şuradaki şu sayfaları evet çok fazla sayfa açtım. Şunları tekrar kapatayım. Tekrar geleyim burada. Attachment'ımı açtım. Image formumu açtım. İkisi açık kalsın. Bir de ek olarak page sayfası. Üçü açık kalsın. Tamam. Şimdi image formumuzda yine aynı şekilde geldik. Bunu düzelttik dediğimiz gibi. Şu onSubmit'i geleceğim. Aynı şekilde buraya kopyalayacağım ve düzenleme işlemine başlayacağım. Şimdi benim buradaki ilk olarak düzeltmem gereken yer post. Çünkü ben bir post işlemi yapıyorum. Yine kurs ID'ye kadar işlemlerim okey. API'min ismini ne yazdıysam o şekilde yazmam gerekiyor. Attachment yazmışım. Aslında attachment yazsak daha mantıklı olurdu. Şimdi ben düzeltemiyorum ne yazık ki. Ben de çünkü şey yüklü. GitHub Desktop yüklü. O yüzden dolayı bana sıkıntı yaratıyor. Birazcık o yüzden dolayı direkt bu şekilde yazarak devam edeceğim. Attachment şeklinde olsun. Value yine başarılı olduğu zaman bu şekilde bize verileri söylesin. Router refresh etsin. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Ekleme işlemi tamam. Şimdi ben bir de silme işlemi istiyorum. Silme işlemi için de buradaki bu arkadaş gibi yeni bir tane değer yazmam lazım. Diyeceğim ki const on delete diyelim ve eşittir async ve içinde bir id olacak çünkü ben id'ye göre sileceğim ve string diyeceğim. Evet. Sonra benim şöyle bir bakalım. Is editing diye bir bölümümüz var. Yeni bir arkadaş tanımlayalım biz buraya. Aynı bunun gibi. Diyelim ki const deleting id virgül set deleting id olsun ve use state
String yapıda olsun bu arkadaş. Ya da null olsun ve başlangıçta da null olsun ki durup dururken bir veri silmesin. Evet, bu şekilde yazalım. Sonra gelelim biz burada hemen. İlk başta yapacağım şey yine bir try catch çalıştırmak olacak ve burada ilk başta set deleting id'yi ve benim id'mi buraya aktarayım. Daha sonra await exios nokta delete parantez içinde şuradaki şu arkadaşı direkt kopyalasam, hiç uğraşmasam daha mantıklı olur. Evet, şöyle kopyalayalım. Evet, submit. Tamam. Şöyle buraya yapıştıralım. Attachment tamam. Daha sonra bize bir de ne lazım? Son olarak ID işlemi lazım. Şöyle diyorum ve buraya parametreden gelen ID'yi ekliyorum. Buraya kadar tamam. Sonra eğer ki işlem başarılıysa bana toast success veya toast error bunları versin. Evet, küçülttük şey gibi. Şunları şöyle tekrar geleyim. Şuraya şöyle yapıştırayım. Success'e deleting is okay desin. Router refresh vesaire onları da ekleyelim hatta. Toggle edit kapatalım onu da hatta. Yani sildikten sonra kapatmak mantıklı olur mu? Birden fazla silme işlemi de olabilir ama neyse biz kapatalım hadi. Daha sonra catch error diye error kısmına da yine benim şuradaki şu hata mesajını yazdıracağım. Buraya kadar tamam. Burada ekstra olarak bir de diyeceğim ki arkadaşım şimdi sen birden fazla veri silmek isteyebilirsin. O yüzden ben hata almamak için buradaki şu set deleting id'yi null yapayım ki sen başka bir veri silmek istediğin zaman bana sıkıntı çıkartma diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim tasarım kısmına. Şuradaki div'i şu ilk baştaki div ile değiştireceğim. Evet. Tamam. Sonra bizim şurada ilk başta bir butonumuz vardı. Şu butonu öncelikle geleyim alayım ve buraya yapıştırayım. Şimdi bu butonumuza baktığımızda burada images yazıyor. Burada file yazsın. Daha sonra buton on click toggle edit vesaire bunlar okey. Burada is editing data image URL diyor. Bizim bununla bir işimiz yok. Bunu o yüzden burada sileceğiz ve add file şeklinde bu arkadaşı da düzenleyelim. Bir düzenleme işlemi yapmayacağız mantıken. O yüzden dolayı bu arkadaşı da buradan aynı şekilde temizleyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi biz bunu bir yandan da görmek de isteyeceğiz tabii ki. O bir yandan yaparken görelim yani ne yapıyoruz. Şu call spanlardan bir tanesi yine aynı şekilde geliyorum. Kopyalıyorum ve şöyle yapıştırıyorum. Buradaki arkadaşın ismi attachment form ve bunu ekliyorum. Burada da bir tane ikon bulmam lazım. Pin yazarsam pin ikon şunu kullanabilirim bence. Evet. Şöyle geldi. Add file cancel. Burası çalışıyor. Şimdi devam edelim hemen. Şimdi normalde hiçbir veri gelmemiş olabilir. Hiçbir veri yüklenmemiş olabilir. Eğer ki hiçbir veri yüklenmediyse buranın boş olduğunu söylemek mantıklı olacaktır. Ve bu işlemleri nerede yapacağız? Is editing'in içinde yapacağız. Şimdi şu butondan çıkayım öncelikle. Evet, şöyle tekrar gelelim. Burada iki tane seçeneğimiz var. Birisi is editing değilse ve birisi de is editing ise. Şimdi is editing değilse öncelikle yazalım, olmazsa bir sıramızı bozmayalım. Tekrar gelelim. Is editing. Evet. Şöyle yapayım. Ben kendim yazmaya çalışayım. Diğer taraflardan yine aynı şekilde ufak tefek kopyalar yaparız. Problem değil. Diyelim ki is editing değilse o zaman bana yani editing değilse burada bir şey yazması gerekiyor. Dolu, boş ya da dosya isimleri yazması gerekiyor. Bunun için şöyle bir parantez açalım ve burada şöyle şu arkadaştan bir tane tanımlayalım ve tekrar gelelim, diyelim ki ithal data nokta attachment nokta length eşitse 0'a, o zaman sen bana vv şöyle bir tasarım ver diyelim. Bir tane p açayım ve bunun içinde no attachment yet yazsın.
Ne diyor? Length. Evet, bakalım. Yanlış mı yazdım length'i? Şurayı şöyle tekrar bir daha bir yazalım. Intel data geliyor. Sıkıntı yok. Attachment da geliyor. Length de geliyor. Ne diyor? Type error undefined length diyor. Şöyle yukarı çıkalım. Bunun kütüphanesi doğru. Şöyle yapacağım. Bir P ekleyeyim. Tekrar şunun içine ekleyeyim. Resimler yok. Bir sıkıntı yok aslında. Şöyle yapalım. Biz buna attachment S diyelim. Yukarıdaki arkadaşa da aynı şekilde diyelim. Şöyle olsun. Çoğul olursa sanırım sıkıntı yaratmayacaktır bize. Evet. Şemamızın ismine şöyle bir bakalım. Şemamızın ismi neymiş? Attachment aslında ama çoğul isimde kullandığım zaman sıkıntı yaratmadı. Herhalde bir şeyle çakışıyor büyük bir ihtimal. Öyle bir sorun oldu. Bunu bu şekilde çözmüş olalım. Hemen şöyle tekrar gelelim. Ekleyeceğim diğer yerleri de ekleyelim. Eğer ki attachment length ise tamam, sıfırsa no attachment yet şeklinde yazsın. Sonra tekrar geleyim. Bu arkadaştan bir tane daha kopyalayayım. Bu sefer de diyeceğim ki eğer ki length'i şöyle daha doğrusu sıfırdan büyükse o zaman da bana işte bir şey yazsın, işte bir şeyler yazsın. Şu an için bu şekilde kalsın. Ben de şu an herhangi bir şey yok zaten. O yüzden dolayı ne diyecek? No attachment yet diyecek zaten. Bir ekleyelim. Ekledikten sonra buranın tasarımını hallederiz. Problem değil. Şimdi gelelim aynı şekilde image formumuza gelelim. Is editing ise durum. O zaman ne olacak? Şurada bir tane formumuz var. Ve bu formumuz çalışacak. Bu is editing'in bittiği yere şöyle tekrar geliyorum. Bu arkadaşı yapıştırıyorum. Ve bu arkadaşı düzeltiyorum. Şimdi burada kurs attachment diye bir bölüm var. Ve göndereceğim değer benim URL olacak. Ve bu şekilde yazıyorum. Add file diyelim. Şöyle bir değer geldi. Şöyle tekrar gelelim. Bakın daha önce yazmış olduğumuz dosyalar bunlar mı? Değil aslında. Yüklerken hata verecek mi? Şöyle bir bakalım. Resim için yazmış mıydık? Onu da hatırlamıyorum açıkçası. Evet, bir yerde zaten hata yapmışım. Name URL burada diyor, bir parantez virgül bir şey hatası yapmışsın diyor. Hemen gelip o sayfamı bulmaya çalışayım. Evet, şuradan şuna tıklarsam name'in orada. Bir hatam yok gibi. Şu arkadaşın da sonuna bir tane virgül ekleyelim. Tekrar bir daha bir bakalım. Ya da ben görmedim bir hata yaptıysam da. Evet, resim yüklendi. Successful dedi. Evet, name URL burada bir hatamın olduğunu söylüyor. Name URL. Evet, şu parantezlerde hatam var ya. Evet, görmedim, parantez olduğu için fark etmedim. Şunları şöyle tekrar gelip yapacağım. Köşeli parantez kullanmışım. Şu an tekrar yeniden gelip resmi yüklersem sıkıntı olmayacaktır. Tekrar hemen şu şekilde bakalım. Evet, resmim yüklendi ve bana şu an görmüş olduğumuz gibi şöyle bir yazı yazdı. Şimdi artık ne yapacağız? Hemen bu attachment formumuzdaki bu abuk subuk yazı yazmış olduğumuz bu alanı düzelteceğiz. Ve düzeltme işlemi yaparken de aynı zamanda silme işlemini de eklememiz gerekiyor ki yanlış bir veri eklendiğinde, bir şey olduğunda aynı şekilde silinebilirsin. Hemen gelelim buraya, bir tane div açalım ve bu div'e öncelikle
Boşluklar için bir tane space ile space y'de 3 diyelim. Sonra tekrar gelelim. Benim öncelikle burada bir veri göndermem gerekiyor. Intel data nokta attachments nokta map ve daha sonra parantez attachment diyelim. Verileri bu şekilde erişelim. Şu şekilde ve şöyle diyelim. Sonra hemen burada öncelikle bir tane div açalım ve bu div'e bir key verelim ki sonra bize sürekli hata mesajı göndermesin. Key attachment'tan gelen ID şeklinde olduğunu söyleyeyim. Sonra şöyle yapalım. Şimdi nasıl bir tasarım yapalım? Şimdi attachment'ımın isminin olması gerekiyor mantıken. O yüzden dolayı biz şuradaki şu div'e diyelim ki class name'ine flex bir yapın olsun senin. İtemler ortalı olsun. V'de full ve padding 3 diyelim. Başka bir şey eklemek istersen daha sonra ekleriz. Şöyle olsun. Sonra tekrar gelelim buraya. Bir tane file diye bir ikon ekleyelim. Ve bu arkadaşa bir class name diyelim. Şöyle. Evet. Ve bu arkadaşa birazcık büyüklük verelim. H5 V5 diyelim. Ve bunun yanına tekrar bir tane P istiyorum. İçinde de şöyle attachment'ımdan gelen name değerini buraya yazdırsın. Evet. Şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bunu yazdırdı. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Şimdi buradaki bu yazı birazcık fazla büyük. O yüzden dolayı text XS desem. Tamam, şöyle daha güzel. Sonra tekrar gelelim. Bu işlemi silmek için bir işlem yapmaya çalışalım. Silmek için bir tane buton eklemem gerekiyor. Şöyle diyeceğim ben. Şimdi şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım ne gibi değerlerimiz var. Bizim şurada yukarıda deleting ID'miz var ve set deleting ID'miz var. Şimdi şu şekilde olsun. Ben bu işlemi yaparken silerken böyle bir loader efekti de vererek aynı şekilde silelim. O yüzden dolayı burada diyeceğim ki deleting ID eşitse attachment ID'ye, o zaman sen bana diyeceksin ki şu div, tamam, şöyle bir tane ikon kullanalım. Loader 2 ikon diye bir ikon varmış. Bu arkadaşı kullanalım ve diyelim ki class name'ine H4 V4 diyelim. Bu şekilde olsun. Daha sonra eğer ki bunlar birbirine eşit değilse, şöyle tekrar gelip yazalım. Şuraya şu arkadaşta. Bunlar eğer ki birbirine eşit değilse, o zaman da bana silme işlemi için bir tane buton olsun diyelim ve yukarıda yazmış olduğumuz butonu kullanalım. Şöyle tekrar geleceğim. Buton, bizim şu butonu kullanabiliriz ve bu arkadaşın içine bir tane ikon ekleyebiliriz. Diyelim ki neydi? Trash. Evet, trash desem ve bu arkadaşa class name H4 V4 desem, bu arkadaşa shield desem ve aynı zamanda on click özelliğine yukarıda yazmış olduğumuz on delete'di ve buna bir tane de ID vermem lazım. Attachment ID, bu şekilde yazalım. Evet, bir şey geldi ama çok da güzel durmadı. Hemen şöyle tekrar gelelim bu arkadaşın varyantına. Ghost diyelim. SShield mı bozdu acaba? Evet, SShield'ı eklemeyeceğiz. Tamam. Şuraya şu şekilde bu ikonumuzu ekledik. Şimdi hemen deneyelim bakalım oldu mu? Basıyorum şöyle bir, bakın loader ifadesi geldi. Something went wrong dedi. Silme işlemini yapmadı. Status code 500 dedi. Demek ki bir yerde bir hata yapmışım. API'yi silerken. Şimdi artık onu gelip bulacağız. Attachment is not defined dedi.
Evet, hatamı da tam anlamadım. Şöyle yukarı doğru bir çıkayım öncelikle. On delete'e bastığım zaman olduğuna göre Axios delete API course attachment ID. Silme işlemini başarılı bir şekilde yaptım. Şöyle bir sayfamı yenileyim sadece. Aslında silme işlemimi başarılı yapmış. Sildikten sonra bir şeyde hata alıyor. Tekrar bir şey ekleyelim biz buraya. Evet, success dedi. Buraya geldi değerim. Daha sonra silme işlemine bastım. Evet, burada şu an bu hatayı da bulursak işlemimiz çözülecek. Attachment ID reference error API'mizle ilgili bir problem olduğunu söylüyor. Şurada attachment yanlış yazdığımı söylüyor galiba. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Attachment ID root. Evet, şöyle bakacağım. Evet, şu arkadaştan dolayı ben ismini düzgün yazmamışım. Şunu şöyle tekrar gelip düzeltirsem bana sıkıntı olmayacaktır. Şu an bir daha bir test edelim hemen. Evet, ekleme işlemimiz tamam, başarılı bir şekilde geldi. Silme işlemine de basıyorum. Success dedi. Başarılı bir şekilde sildi. Sildikten sonra toggle'ı kapatmak mantıklı olabilir. O yüzden dolayı hemen şurada tekrar aslında kapat demiştik sanırım. Demedik mi ya da? Ee, evet, normalde zaten şeydeyken geliyor ya, bunu kullanmayacağız. Normalde zaten kapalıyken siliyoruz aslında. Tekrar bastığımız zaman otomatikman açıyor. O yüzden dolayı bunu sildiğimiz zaman bir sıkıntı kalmayacaktır. Evet, burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi artık veri tabanımızı güncelleyelim. Şimdi benim veri tabanımda şu an attachment, kategori ve kurs bölümleri var. Şimdi ben yeni bölümler ekleyeceğim. Öncelikle chapter'ımı ekleyeceğim. Siz de isterseniz aynı şekilde GitHub hesabından kopyala yapıştır yapabilirsiniz ya da direkt yazabilirsiniz. Chapter'ımda işte title, description, video URL, position, canlı mı değil mi, ücretli mi, ücretsiz mi? Onun gibi çeşitli özellikler var. User progress'ten kastımız kullanıcı ne kadarını izlemiş, bunu tutmak için aynı şekilde kullanacağız. Max Data'dan kastımız da videolarımızı yükleyeceğimiz platformun ismi aslında. Kullanacağımız bir sayfa olacak Max Data diye, zaten gelince bölümü göreceğiz. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra onun dışında Max Data ile ilgili yine modellerimizi saklayacağımız yer demiştim. Pardon, videolarımızı saklayacağımız yer demiştim. O yüzden aynı şekilde onun da şu şekilde bir veri tabanı olacak. Sonra tekrar gelelim. User Progress diye bir bölümümüz olacak ve onu da yine aynı şekilde geleceğim. Buraya yapıştıracağım. Bu da kullanıcının ne kadar ne izlediğini kaydını tutabilmemiz için bu şekilde olacak. Sonra video kurs satın alındı mı alınmadı mı ödeme yöntemi ekleyeceğiz ama ödemelerden önce bir de ne yapacağız? Kursun alınıp alınmadığını yine aynı şekilde kaydını veri tabanımızda tutacağız. Onun için de bu şekilde bir bölüm ekledim. Bunları ekledikten sonra tabii ki bir de bu arkadaşların ilişkilerinin olması gerekiyor. Şu an görmüş olduğumuz gibi bu arkadaşın bir ilişkisi var. Yine aynı şekilde bu arkadaşın bir ilişkisi var. Bunları biz yine kurs bölümünde aynı şekilde ilişkilerini vereceğiz. Yine ben aynı şekilde gelip bu iki tane arkadaşı şu şekilde attachment'ın altına boşluklarla birlikte yazacağım ve bu şekilde eklemiş olacağım. Şu an veri tabanımızda artık bir hata yok. Daha sonra projemi durdurayım. npx prisma db push diyeceğim ve veri tabanımı güncelleyeceğim. Şuradaki şu arkadaşları durdurayım çünkü algılamayacak. Tekrar yeniden başlatmam gerekecek. Tekrar npx prisma studio diyerek projemi yeniden başlatayım ve burada güncel veri tabanımı göreyim. Evet, şunu kapatalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi hepsi artık geldi. Artık bunlarla ilgili işlemlerimizi teker teker yazarak devam edebiliriz. Evet, şimdi chapter'ımızla ilgili bir API yazacağız ve API'mizi yazmadan önce bir modelimizi inceleyelim. Şimdi bizim burada bir tane title'ımız var ve türünün string olduğunu söylüyor. Şimdi biz title'ımızı aynı şuradaki bu arkadaş gibi yapacağız aslında. Hemen birebir neredeyse aynı.
Şimdi biz direkt bir tane title'ımız olmayacak burada. Burada sadece bir tane title'ımız var. Ne yapıyoruz? Sadece edit yapıyoruz. Ama biz burada sürekli ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Ekledikten sonra bir de şu var. Burada position ile ilgili bir bilgi var. Şimdi ben şu şekilde yapacağım. Şimdi normalde eğitmen yanlış içeriği yanlış tarafa yüklemiş olabilir. Birini önce yüklemiş olabilir, birini sonra yüklemiş olabilir. Bunun yerini rahat bir şekilde değiştirebilmesi lazım ve bunun için de position'ı kullanacağız ve ilk başta position'la ilgili bir de değer üretmemiz gerekecek API'da. Sonra diğer published is free, max data diğer gibi bir sürü özellik var. Bunları zaten sırasıyla ekleyeceğiz ama şu an için öncelikle eklememiz gereken şey title ve position. Sonra eklemiş olduğumuz verileri burada aşağısında bunun listeleyeceğiz. Yani burayı yeni bir bölüm olarak düşünün. Aşağısına listeleyeceğiz ve listeledikten sonra da bu arkadaşlarla ilgili güncelleme işlemleri yapacağız. Şimdi hemen bunları yaparak devam edelim. Şimdi hemen şöyle geliyorum. İlk başta bununla ilgili bir API yazmam gerekiyor. API klasörüme geldim, yine kurs ID, yine bana kurs ID'si lazım. Sonuçta tekrar geliyorum buraya, diyorum ki chapters diyelim. Evet, şu da aslında çoğul olacaktı da yanlış yazdık. Sıkıntı yok. Onu düzeltmeye lazım. Ondan sonra doğru gidelim. Şimdi tekrar geliyorum buradaki şu attachment'taki root'a ve buradan birazcık kopyalayacağız. Pardon, bu değil, şu root'a gelelim. Evet. Bu root, bu da root, ikisini açalım. Şimdi şu yukarıdaki öncelikle şu kütüphaneleri aynı şekilde alayım. Sonra tekrar gelelim, şu ilk satır bizim için yine aynı şekilde önemli. Şöyle gelip alalım. Bir post işlemi yapacağız. Ve şöyle tekrar yazalım. Uzun uzun parametre vesaire yazarak uğraşmayayım diye şu an direkt kopyala yapıştır yapıyorum. Daha sonra try catch işlemimiz olacak. Yine aynı şekilde verilerimizi kontrol edebilmemiz için şöyle yazalım. User ID'ye ihtiyacımız var. Zaten yukarı kütüphanesini yükledik. Hemen kopyalayalım. Sonra ben bir veri göndereceğim ve daha doğrusu bir veri yakalamam gerekiyor. Yakalayacağım veri benim buradaki title'ım olacak. Yani buradaki değil, yeni oluşturmuş olduğum alanda bir title göndereceğim ve burada yakalayacağım. Neyle yakalayacağım? Request ile yakalayacağım. Hemen tekrar buraya geliyorum. Diyeceğim ki const süslü parantez title yakalayacağımı söylüyorum ve yakalarken de await request'ten gelen JSON'la birlikte ben bu arkadaşı yakalayıp bu değişkeni ekleyeceğimi söylüyorum. Sonra tekrar gelelim buraya. Burada da zaten görmüş olduğumuz gibi URL yakaladık yine aynı mantıkla. Sonra geliyorum, user ID bir kontrolü var. Hatta kurs owner'la ilgili bir kontrol var. Bunları da şöyle şu şekilde alalım. Bunları da aynı şekilde kontrolünü yapsın ve aşağısında devam edelim. Şimdi ne demiştim ben? İlk başta position'ımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için hemen şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bir tane const diyeceğim. Last chapter. Await prisma.db nokta find chapter nokta find first diyeceğim. Parantez süslü parantez where diyeceğim ki kurs ID benim yukarıda params'tan gelen kurs ID'imle karşılaştır. Aynı zamanda order by position'ını bana getirirken desk'e göre getir. Yani en sonuncu değeri getir eğer varsa. Ama olmayabilir tabii ki. O yüzden dolayı burada tekrar geliyorum. Diyorum ki const new position. Last chapter'dan bir değer aldın mı? Aldıysan eğer last chapter'ın position'ını bana artı 1 olarak getir arkadaşım. Burada find first diyerek bir tane değer çekiyoruz. Ve en sonuncu değeri çekmeye çalışıyoruz. Ve oradan çektiğimiz değerde position'ı en yüksek olan değeri çekiyoruz. Ve diyoruz ki eğer ki buradaki değer 2 ise bana yeni bir tane new position yaratacaksın, artık 3 olacak. Ama hiç değer çekemediysen boşsa o zaman da değer 1 olacak ki ben başlangıçtan başlayabileyim, bana bir hata verme diyeceğim. Sonra tekrar geliyorum hemen. Diyeceğim ki const chapter eşittir await prisma.db nokta create, evet, prisma.db chapter create diyeceğim ve burada hemen yaratacağım. Yaratacağım değerlerden bir tanesi zaten yukarıda tanımlamış olduğum title. Bunu zaten request'ten geldik, yakaladık, tuttuk. Diğeri position ve aynı zamanda kursun ID'si. Hemen bunları diyeceğim ki bu data şeklinde söyleyeceğim. Title virgül kurs ID params'tan gelen kurs ID.
virgül position içinde diyeceğim ki new position diyerek bu arkadaşları burada tanımlayacağım. Sonra tabii ki en son görev olarak da diyeceğim ki return next response JSON chapter'ımı bana dönder diyeceğim. Error içinde şöyle yine şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buraya yapıştıralım ve şunun ismine de chapter şeklinde yazalım. Evet, API'miz bu şekilde hazır. Şimdi API'mizi kapatalım. Artık ne yapacağız? Bununla ilgili hemen tasarımını halledeceğiz. Şöyle geliyorum dashboard bölümünde root teacher kurs kurs ID component. Evet, buraya hemen diyelim ki chapter form.tsx rafc. Evet. Şimdi page sayfamıza yine aynı şekilde geleceğiz. Biz bu arkadaşı ekleyeceğiz. Şimdi chapter alanı mantıken birazcık daha fazla kullanılan bir alan. Aslında en son eklemek birazcık bize zulüm gibi olur. O yüzden dolayı title, description, yani title'dan sonraki alanı eklesek daha mantıklı olacak. Ben o yüzden title'dan sonraki alanı ekleyeceğim. Tabii ki tasarıma göre vesaire değişir. Ama chapter bölümünde çok fazla vakit harcanabileceği için o yüzden ilk başta olması tercih sebebi bence. Onun dışında complete all fields diyor. 5'e 5 diyor. Şimdi benim chapter alanımında zorunlu olması gerekiyor. En azından bir verinin publish edilmesi gerekiyor. Şimdi bizim burada şöyle bakalım. Şemamızda şöyle is published diye bir özelliğimiz var. Ne yapacağız? Biz o zaman diyeceğiz ki publish edildi mi edilmedi mi? Bunu da tekrar ekleyeceğiz. Onun için öncelikle hemen şöyle page sayfama geleyim. Şuradaki şu sorgularımı birazcık değiştireyim. Şimdi biz burada include attachment dedik. Şimdi artık bir de ne ekleyeceğiz buraya? Chapter ekleyeceğiz. Hemen diyorum ki chapter. Daha sonra order by position ASC en eskiden en yeniye doğru bana getir diyeceğim. Evet, şurada virgül atladık. Virgülü eklediğimiz zaman düzelecektir. Burası okey. Sonra biz bu alanın dediğim gibi zorunlu olması gerekiyor. Yani şuradaki complete all fields'a burada da eklenmesi gerekiyor. Hemen bir virgül ekliyorum. Diyorum ki kurs nokta chapters nokta sum. Daha sonra chapter diyeceğim ismine ve eşittir chapter is published diyerek bunu burada söyleyeceğim. Artık burası 5/6 oldu. Yani artık chapter alanımız zorunlu. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi aynı şekilde ben şuradaki şu alanlardan bir tanesini şöyle kopyalayayım. İkinci sıraya ekleyeceğim dediğim gibi sıralama isteğinize bağlı değiştirebilirsiniz. Burada Batge şu arkadaşın ikonu chart diye bir ikon kullanalım. Bar chart. Şöyle chart diyelim bakalım ne gelecek. Şöyle bir ikon geldi. Tamam, chapter için ideal olabilir yani. Şuradaki ismini chart olarak değiştirelim. Daha sonra bu arkadaşlara hiçbirine vermemişim aslında ama mt4 vereyim, birazcık boşluk olsun. Tamam, şöyle olsun. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi burada title değil, form değil, artık chapter formu eklemem gerekiyor. Tabi şu an için chapter form herhangi bir değer almıyor. Ama biz zaten sonuçta geleceğiz buraya, aynı şekilde ekleyeceğiz. Şimdi chapter formu en iyi title form anlar. Yani çok benziyorlar birbirlerine. O yüzden buradan kopyala yapıştır yapmak daha kolay olacaktır. Hemen şu yukarıdaki şu arkadaşlar öncelikle şuraya tekrar geleyim, ekleyeyim. Sonra yine title aynı şekilde gelecek, zorunlu olacak. Form şema şöyle yazalım. Hatta biz bu alanları hep uzun uzun yazdık da kısa tutalım, boşver. Mesajıyla vesaire uğraşmayalım. Kopyalarken bir daha uğraştırmasın bizi, yazmayalım yani hiç. Tabii ki siz düzgün bir şekilde yapmak istiyorsanız aynı şekilde bir virgül mesajı da ekleyebilirsiniz tabii ki. Bir sıkıntı yok. Sonra bu alanın props'larını eklemem gerekiyor. Şuradaki şu interface'i yine aynı şekilde geleyim, kopyalayayım ve bu arkadaşı kendime göre düzenleyeyim. Chapter form Evet, chapter form props diyelim. Şimdi bizim burada evet datamız olacak ama datayı biz diğer taraftan göndermeyeceğiz. Burada diyeceğiz ki data için zaten bir user kurs ID gönderiyoruz, yeterli. Burada diyeceğim ki kurs, diğer taraflarda yapmış olduğum gibi kurs ve aynı zamanda tekrar bir tane süslü parantez chapters ve chapter diyerek
Prisma Silent'tan kütüphanesine ekleyeceğim ve birden fazla olabilir diye dizi işaretini açacağım. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra gelelim bu arkadaşları hemen burada tanımlayalım. Chapter form props virgül bir control space ops attım. Bir hata almadığımıza göre bir sorun yok demektir. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Hemen geliyorum title form'a. Sıradaki görevimiz buymuş. Hemen gelip aynı şekilde yapıştırayım. Taksit gidiyorum ki bir yere atlamayalım diye. Şimdi const is submitting is valid. Tamam, bu değerler dursun. Bunları da alalım. Tekrar gelelim. Const router. Tamam, bunu da alacağım. Sonra const is editing diyor. Şimdi biz edit işlemi yapmayacağız. Create işlemi ve update işlemi şeklinde yapacağız. O yüzden dolayı biz burada şu şekilde diyelim. Tekrar şunlardan bir tanesini gelip kopyalayayım ve içini kendime göre tekrar düzelteyim. Diyelim ki is creating ve set is create. Evet, şöyle yapsak daha kolay olacak. İyisini büyük yapayım. Tamam. Şu anda tekrar geleyim, aynı şekilde bir tane daha kopyalayayım. Is updating diyelim. Ve aynı şekilde şöyle buraya yapıştırayım. Bu i'leri büyük yapıp küçük yapmanız çok da önemli değil. Genellikle bu şekilde yapıldığı için setten sonra ilk harfi büyük yazıyor. Genellikle yani bir yazılı bir kural yok bununla ilgili. Genellikle herkes öyle yaptığı için ben de şu an o şekilde gitmeye çalışıyorum. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim tekrar title formumuza. Toggle edit diyor. Şimdi biz toggle editimizi artık kendimize göre değiştireceğiz. Diyeceğiz ki artık toggle edit değil, senin ismin toggle create olsun. Artık create sayfası açacağız. Ve biz sayfalarımızın ismini değiştirdiğimiz için set creating diyerek bunu artık kullanacağız ve bunun için de bu değerler aynı şekilde dönecek. Sonra tekrar gelelim. Burada bizim onSubmit özelliğimiz var. onSubmit özelliğimizi aynı şekilde gelip kopyalayalım ve kendimize göre düzenleyelim. Kursus ve daha sonra chapters. Evet, chapters yazdım diye hatırlıyorum. Tekrar bir kontrol edelim. Kurs ID chapters. Tamam. API'min yolunu söyledim. Page değil, buradaki işlemimiz post olacak. Bunu düzeltiyoruz. Description kısmını vesaire buradaki şeyleri değiştirebiliriz. Success bir şey yazmayacağım. Şöyle kalsın ya. Tamam. Hata olursa yine aynı şekilde bunun geleceğini söylüyorum. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra gelelim tasarım kısmına. Tasarımda ilk başta şu div'i aynı şekilde gelip alacağım. Şu ilk div'le bunu değiştireceğim ki tasarımımı hiç bozmayalım. Tamam. Hemen geliyorum. İlk başta şu div'imi alarak başlayacağım. Yani butonların olduğu şu div. Burada hemen diyelim ki chapters toggle edit değil, artık buranın ismi toggle create ve burada da is editing değil, artık ekleme işlemini kontrol edeceğim ve diyeceğim ki is creating. Undo diyor, cancel yani, tamam okey. Edit değil, burada plus diye bir ikon kullanalım ve buraya da add diyelim. Add chapter diyelim hatta. Bu şekilde olsun. Evet, şöyle geldi. Kapanıp açılıyor. Bir sıkıntımız yok bununla ilgili. Şimdi hemen geleceğiz artık. Burada yapmış olduğumuz gibi is editing değil. Daha doğrusu şöyle düşünelim bir. Bu bölümü gösterebiliriz. Daha sonra da yapabiliriz ama şu an bir ekleme bölümünü yapalım. Daha sonra bu arkadaşla ilgili yani şöyle olsun. Bunu birazcık daha aşağıda söyleyelim. Tekrar o mantıkla yapsam daha güzel olacakmış gibi geliyor. Dağılma diğerini değiştiririz zaten. Şimdi tekrar gelelim, burada is editing diyor. Biz bu sefer is editing demeyeceğiz. Is creating diyeceğiz ve ona göre burada bu şartı söyleyeceğiz. Hemen şu arkadaşı şurada şöyle geleyim, gizleyeyim. Burada tekrar bir tane süslü parantez is creating vv parantez. Evet, bunun içine diğer taraftan kopyaladığım formu aynı şekilde yapıştırıyorum. Şimdi add chapter dediğim zaman burada kurs title dedi. Buranın ismini değiştirelim. Chapter title desin. Tamam. İçine bir şey yazalım. Part 1 diyelim ve continue diyelim. Bakalım ne olacak. Something went wrong dedi.
Bir hata olduğunu söyledi. Hata sebebimizi bulalım ve düzeltelim. Şimdi handle submit on submit ne dedi? API kursuz chapters. Bir daha basayım şöyle. Toggle edit is not defined dedi. Bundan dolayıymış. Bir yerde toggle edit kalmış. Nerede kaldıysa. Evet, şurada toggle edit olduğu için bize problem yaratıyor bu arkadaş. Bunu toggle create diyelim. Belki veri tabanına veri eklemiş bile olabilir aslında. Sonuçta oradan önceki kısım bu. Tekrar gelip continue diyelim. Evet. Success nokta nokta şeklinde söyledi. Buraya kadar tamam. Şu an şöyle tekrar gelelim, hemen şu chapter'ı şöyle bir tekrar bakalım. 2-3 tane veri eklemiş olabilir. Bir tane de olabilir. 3 tane veri eklemiş. Çünkü dediğim gibi onu unuttuğumuz için bir sıkıntı yok bununla ilgili. Tamam. Şimdi bu verilerimizi artık gösterme işlemine gelelim. Şimdi şöyle tekrar geleyim. Bu arkadaşı şöyle küçülteyim. Is creating. Burada da artık diyeceğim ki durum is creating değilse burada yazalım. Çünkü şöyle düşünelim. Ben bir şey ekleyeceğim. Okey. Ama aşağıda da chapter'larımı görmek isteyebilirim. O yüzden dolayı is creating şeklinde. Gerçi is creating yaptığımız zaman gözükmeyecek ama tamam, bu şekilde olsun. Bu çok da problem değil. Diğer tarafı da yazabiliriz aslında. Ben diğer türlü düşündüm de duruma göre tasarım olmasa az bir şey değiştiririz. Tekrar gelelim VV diyelim. Burada tekrar bir tane parantez açayım. Evet. Burada eğer ki durum is creating ise burada bana aslına bakarsanız şöyle yapalım, biz buraya tekrar gelelim. Title form. Şu arkadaştan şöyle gelip kopyalayayım. Yine aynı yerine yapıştırayım. Hiç benim de kafam karışmasın. Şöyle yapalım. Daha olmadı, yerini daha sonra değiştiririz. Inital data title diyor. Burada şöyle diyeceğiz. Eğer ki durum creating ise inital data şöyle yapalım. Inital data değil. Inital chapters nokta length eşitse sıfıra, o zaman sen bana bir tane tasarım açman gerekiyor şeklinde yazabiliriz. Ya da bunu VV şeklinde yazabiliriz. Şöyle yapalım. VV tekrar parantez, burada div. Evet. Chapter 0 tamam. Burada diyelim ki işte no result chapter diyelim. Ama durum diğer türlüyse, sıfırdan büyükse yok şöyle. Evet şöyle, sıfırı sildim orada, o yüzden hata vermiştir. Evet, yanlış bir paranteze mi girdim? Şu arkadaşı tekrar bir sileyim, tekrar bir bakalım. Bir sıkıntı var mı? Tamam. Tekrar şöyle gelip kopyalayayım. Inital data chapters. Evet. İki ifadeyi kullandım diye. Şöyle tekrar yazalım. No result chapter diyor. Hala problem değil. Biz burayı dediğim gibi ne yapacağız? Bir alan ekleyeceğiz. O yüzden dolayı şu anlık şöyle kalsın. Biz buraya taşınabilir bir alan ekleyeceğimiz için şu anlık hiç dokunmayacağım. Bu şekilde burayı bırakacağım. Evet, bu bölüm şimdilik tamam. Evet, şimdi chapter listimizi yapacağız. Chapter listimizi yapmadan önce bir API yazacağız ve API'mizle birlikte biz bu arkadaşları taşıdıktan sonra kaydetme işlemlerini yapacağız. Bunun için kullanacağımız kütüphanenin ismi bu. İlk olarak bunu yükleyerek başlayayım. Bu bizim ne işimize yarayacak derseniz, şöyle bir tane buraya aşağı doğru indim. Burada nerede? Example and Samples sayfasını açtığımızda şöyle bir sayfa geliyor. Burada Simple Vertical List diyor ama bize verdiği sayfa şu şekilde. React'la yazılmamış, sadece JS ile JavaScript ile birlikte yazılmış şöyle bir örneği var. Yine benziyor aslında az çok. Biz yine buradaki arkadaşları aynı şekilde yaparak kullanacağız. Güzel bir tasarım yapmaya çalışacağız aynı bunun gibi. Şimdi birlikte bunu yapmaya başlayalım. İlk olarak bununla ilgili bir API yazarak başlayacağım. Bunun normaldeki ismi şu. Reorder diye geçiyor. O yüzden dolayı tekrar API klasörümü şöyle gelip açayım. Kurs ID, chapters'ın içine aynı isimde reorder
diyerek reorder'dı sanırım. Bakalım neymiş. Evet, reorder diyerek bir tane açayım ve içine de root.ts diyeyim. Buraya bir tane API yazarak başlayalım. Şimdi şöyle tekrar şuradaki şu arkadaşın aynısı, hatta şöyle kopyalayayım ve şuraya yapıştırayım. Şurayı şöyle küçülteyim. Burası şu an güncelleme işlemi yapacağımız için put olacak ve parantezimi şuradan kapatayım. İçini doldurmaya başlayayım. Şimdi benim yine aynı şekilde user'la ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı şu arkadaşı şöyle gelip alıyorum, yapıştırıyorum ve user kontrol, işte owner kontrol diyerek şu kontrolleri yapıyorum. Yani değiştiren kişi kur sahibime bunun kontrolünü yapıyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki, hatta ilk başta diyelim biz bunu yine. Const diyelim. List diye bir değerim olacak. Ben list göndereceğim. Göndermiş olduğum list await request JSON'dan gelecek ve bu değişkeni atayacak. Atamış olduğum bu listi arkadaşım ben bir for'la birlikte döndüreceğim diyeceğim. For let şey gelmedi örnek. Item diyelim. Of list diyelim. Daha sonra burada diyeceğim ki await prisma.db verilerimi güncellemem lazım. Chapter update diyerek bunu bir döngüyle birlikte güncelleyeceğim. Ve ben burada diyeceğim ki where id item id'si olarak güncelleyeceksin. Aynı zamanda datayı da sana vermiş olduğum datada, yani sana bir data gönderilecek ve bunun içindeki item nokta position'la benim position'ımı güncelleyeceksin diyeceğim. Daha sonra benim burada yine bir return göndermem lazım. Bu sefer diyelim ki return response success yazsın ve virgül status 200 desin ve bu şekilde bitirelim. Şimdi şöyle yapalım. Bu arkadaşların tamamını şöyle keseyim. Tekrar buraya try catch ekleyeyim ve bunu try bölümüne yazalım. Ve catch işlemi içinde yine hatalarımızı yakaladığı zaman da yine aynı şekilde gelsin. Bana bu hata mesajını versin. Ve burada da reorder şeklinde söylesin. Evet, API'miz bu şekilde olacak. Tamam. Şu arkadaşları şöyle hizalayayım. Tamam. Buraya kadar işlemlerim okey. Şimdi gelelim bunlarla ilgili işlemi yapmaya. Hemen şunları şöyle kapatıyorum. Şimdi biz bunu normalde nerede yaptık? Dashboard, root, teacher, kurs. Burada devam ettik. Burası değil, pardon. Kurs ID. Evet. Bunun içinde bir komponentim var. Komponentimin içinde benim ne var? Chapter form diye bir alanım var ve ben tasarımı burada getireceğim. Şu arkadaşlara birer tane P verelim. Daha sonra, çünkü bize yani hata veriyor. Div'in içinde P kullan gibi bir hata verebiliyor. Yani burada bir döngü, bir şart var ya. O yüzden dolayı veriyor. Normalde vermez belki de bu şeyden dolayı veriyor açıkçası. O yüzden dolayı biz bunu direkt bu şekilde yazalım. Evet, şurası gerçi farklı olacak. Değişecek şimdi birazdan ama şöyle kalsın. Şimdi gelelim bu kısmı halletmeye. Öncelikle geleceğim buraya bir tane chapter list diyerek bir alan tanımlayacağım. Bu chapter listim şöyle gelip bakacak olursak örneğe, öncelikle bizim burada yine bir use state vesaire işlemler yapacağım. Şöyle öncelikle buraya bir use silent yazayım. Sonra şöyle bir bakalım, burada reorder'ımız vesaire var ama burası biraz JavaScript'e uygun şekilde yazıldığı için benim ilgilendiren kısım aslına bakarsanız şuradaki şu tasarım bölümü. Bu tasarım bölümünün tamamını şöyle gelip kopyalayıp kendime göre daha sonra değiştirmem gerekiyor. Drop context diyelim şöyle. Evet, biz bunun kütüphanesini yükledik ama gelmedi. Şöyle tekrar geleyim. Şu arkadaşı şöyle kopyalayayım. Buradaki bu arada kütüphanesi de yanlış. Yani aynı şey veriyor ama bu şekilde değil, bu npm'de yüklenmiş şekli. Şöyle add hello, bu şekilde söyleyeceğim. Sayfamı şöyle yenileyim bu anda. Gerçi şu an için bir şey yapmadık, getirmedik ama şimdiden şu şekilde yapalım. Hazır olsun. Şimdi ben burada öncelikle bu arkadaşa birkaç tane props yazmam lazım. O yüzden dolayı şöyle geliyorum. Interface chapter list props diyelim. Evet, onu da yazamadım. Interface, tamam.
Şimdi bu arkadaşın içinde benim items'larım olacak ve bunlar nereden gelecek? Chapter veri tabanından gelecek ve birden fazla olabilir. Onun dışında on reorder diye bir tane işlem yazacağım ve ben bu işlemde verilerimi güncelleyeceğim. Şöyle diyelim, update data diyelim. Şöyle şuraya bir geleyim. Kurs ID, chapters, reorder. Burada ne dedik? Data dedik. Position, item position dedik. Tamam, pek bir şey değil ama bir sadece bakayım en azından ne yazacağımı şöyle az çok bileyim. Tamam. Chapter listime geldim tekrar. Update data diyeceğim. Burada süslü parantez döndürmem gereken değerler. ID string virgül position ve bu değerinde number olduğunu söyleyeceğim ve bu değerler birden fazla olabilir ve bu işlem bir void işlemi olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra on edit diyelim. Aynı şekilde burada güncelleme için de id türü string ve türü yine void diyeceğim. Bu şekilde yazacağım. Sonra bu arkadaşları gelip aynı şekilde burada tanımlayalım. Şöyle yapalım hemen. Chapter list props items. Evet, şöyle hepsini ekliyorum burada. Bu arkadaşları teker teker yazacağız. Şimdi ilk olarak şunu yazacağım ben. Bu işlemin taşınıp taşınamaması ile ilgili şöyle bir özellik var. Yani bunu zaten birçok şeyde de bulabilirsiniz. Is mounted diyeceğim ve set is mounted diyeceğim. Hep isimler hep bu şekilde kullanılıyor. Yani ben bunu sanırım Twitch projesinde de kullandım. E-ticaret sitesinde de kullandım. İkisinde de yine aynı şekilde bu tarz bir yapım vardı. Burada hemen bunu kullanabilmek için şöyle yapıyoruz. Gerçi bir tane daha const tanımlayacağım. Alt alta olsun constlarım. O yüzden dolayı şu an bırakalım. Evet. Chapters diyeceğim. Ve buraya da set chapters diyeceğim. Şimdi bu tamam. Şimdi bu arkadaşı şu şekilde kullanıyoruz. Use effect diyeceğim. Parantez. Set is mounted true diyeceğim. Ve şurada da yine diyeceğim ki boş, tamam. Şundan bir tane daha yine kopyalayayım. Bir de chapters için yapacağım. Set chapters ve içinde de bu sefer items'larımı söyleyeceğim ve burada da items göndereceğim. Burası tamam. Şimdi eğer ki sayfamla ilgili bir mounted işlemi varsa o yüzden dolayı is mounted diyeceğim ve return null diyerek bunu söyleyeceğim ki bana return null döndürsün ve bir sonuç getirmesin. Evet, burası bu şekilde olacak. Sonra gelelim bu işlemlerimizle ilgili şu yukarıda yazmış olduğumuz işlemlerle ilgili bir iki tane şey yazmaya. Şimdi şöyle yapacağım. Ben bu taşıma işlemlerini yapabilmem için şöyle tekrar geleyim. Hatta şu kütüphaneye bakayım, burada örnek olarak bir şey var mı? Const reorder var. Bu var. Get var. Evet, on drag end diye şöyle bir alan var. Burada aslında taşıma işlemi yapıyor. Biz de buradaki bu arkadaşa benzeteceğiz. Burada result destination vesaire kullanılmış. Biz de aynı şekilde bunu kullanmamız gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const on drag end diyeceğim. Daha sonra result drop result diyelim ve şöyle yazalım. Burada diyeceğim ki eğer ki result nokta destination ise o zaman bana return dönder. Const eşittir, pardon, const items eşittir array from chapters diyeceğim. Bu chapters'ı da daha sonra şurada değiştirerek kullanacağım. Şöyle yazalım. Evet. On drag end'i de zaten burada bu şekilde söylenmiş. Burada direkt on drag end diyerek burada tanımlayabilirim. Sonra tekrar gelelim hemen. Const şöyle yapalım. Reorder item eşittir items'tan gelen değeri sen bana splice et ve buradaki source'un index numarası 1
ilk karakterini al diyeceğim ve sonra tekrar items.splice result.destination.index virgül 0 virgül reorder item diyerek onu bu şekilde yazıyoruz. Şimdi start index diyeceğim ve ilk başlangıç ve bitiş değerleri alabilmem için met.min evet result.source.index diyelim virgül tekrar result.destination.index diyeceğim. Sonra tekrar bu arkadaştan bir tane daha kopyalayayım ve bir de bunun max değeri olması gerekiyor. Max indeksini alacağız. Max index met max diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra bu arkadaşları güncelleyebilmemiz için const updated chapters diyeceğim ve eşittir items.slice start index. Evet, neden gelmedin? Const items.start. Evet, şu indeksin gelmesi lazım normalde. Gelmez tabi. Bunların başında birer tane const olması lazım. Şöyle yapalım. Tamam. Tekrar gelelim. Evet. Start index, end index, max index, end, start, buna da end diyelim, daha mantıklı olur. Evet, end index, daha sonra artı bir şeklinde söyleyelim. Daha sonra set chapters items diyerek bu veriyi bu şekilde yazacağım. Sonra tekrar gelip şurada şöyle bir bakalım ne var ne yok. Örnek gösterebilir miyim diye bakıyorum ama bu dokümantasyona çok şey değil. Bunlar da aslında ChatGPT'ye yazdırdım. Ben de ChatGPT'ye aynı şekilde yazdırarak kullanabilirsiniz aslında. Bu şekilde yazıyorum ben de şu an. Const bulk update data eşittir updated chapter nokta map tekrar parantez chapters diyeceğim. Chapter diyeceğim daha doğrusu. Bu chapter değeriyle aşağıda kullanacağım çünkü. Tekrar parantez açıyorum. Süslü parantez açıyorum. Burada id'den gelen bir tane chapter nokta id varmış. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra position içinde yine aynı şekilde items'tan gelen find index item evet, burada diyeceğim ki item nokta id ve eşittir chapter nokta id diyelim. Ve son olarak da şurada on reorder bulk update data diyerek bu arkadaşın işini bitireceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim artık tasarım işimize. Burada bir snapshot var. Snapshot fazla kullanmayacağız. O yüzden bunu aradan silebiliriz. Ya da kalabilir. Birden fazla yerde kullanılmış kalabilir. Bir stil vesaire verilmiş burada. Biz buradaki stili istemiyoruz. O yüzden dolayı buradaki bu arkadaşı kaldıralım. Burada this state items map demiş. Biz burada this state items map değil, kendi map'imizi döndüreceğiz. O yüzden dolayı chapters map item aynı şekilde bize döndersin diyeceğiz. Şuradaki stil de istemiyorum. Bunu da bu aradan kaldırayım. Daha sonra buradaki ismi item olduğu için item title diyerek biz bu arkadaşı yazalım. Provided nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bu da yine aynı şekilde şeyle birlikte gelen bir özellik. Bu da o şekilde kalsın. Tamam. Şimdi gelelim hemen biz bu arkadaşı bir çalıştıralım. Ne olacak, ne bitecek? Hemen şuraya geliyorum. Ben burada diyeceğim ki chapter list. Ama bu arkadaşın hiçbir değerini tanımlamadık. Daha önce bunları teker teker tanımlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım hemen. İlk olarak şöyle yukarı doğru çıkayım. Şöyle. Evet.
Şimdi bizim normalde şöyle burada on reorder diye bir özelliğimiz var. Yazmış olduğumuz API'mizi biz burada aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun için hemen şöyle diyeceğim. Reorder eşittir ASYNC update data göndereceğim sana. ID string position türün number olacak ve dizi şeklinde ve şöyle yazalım. Tamam. Şimdi burada yine bir try catch işlemi yapalım. Aynı şekilde parantezlerle ilgili bir saçmalık yaptım sanırım. Şöyle geri alıyorum şuraya kadar. Evet, şu parantezin şurada bitmesi gerekiyor mantıken. Evet, şunu da şuradan şöyle silelim. Burada süslü parantez açtım. Tamam. Burada devam etmem lazım. Tekrar şöyle bir try catch yazayım. Parantezlerim doğru gibi olmaya da bilir belki. Bakalım. Nerede diyor? Chapter form diyor. Chapter formdayım. 106. satır diyor. Demek ki buralarda yukarıda da bir yerlerde bir hata yaptım. Ya da şundan dolayı belki hata alıyorumdur. Bir emin olacağım şöyle silerek. Evet, hatam orayla kaynaklıymış. Tamam, onları sonra ekleriz. Problem değil. Sonra şuraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki set is updating true diyelim ilk olarak. Daha sonra ben burada await exios diyerek güncelleme işlemimi yapacağım. Put yazmıştık biz. Daha sonra API'ımın tam olarak yolunu söylemem gerekiyor. API courses slash course ID slash chapters slash reorder diyeceğim. Evet, virgül, daha sonra süslü parantez, buradan list update data diyerek verimi göndereceğim. Daha sonra işlemlerim başarılıysa bana toast'la bir mesaj yazsın. Şu arkadaşı şöyle gelip kopyalayayım. Şuraya şöyle yazalım ve router refresh diyerek verilerimizi güncelleyelim. Eğer ki hatalıysa da yine aynı şekilde bana bir hata mesajı yazsın. Şu arkadaşı da yine aynı şekilde alayım. Buraya yapıştırayım. Son olarak da bana finally süslü parantez şu başlangıçta yazmış olduğumuz set updating true'yu false'a çevirsin. Tamam. Buraya kadar okey. Sonra edit işlemi için bir şey yazacağız. Bu aslında edit işleminde bir şey olmayacak. Başka bir sayfaya yönlendireceğiz ve daha sonra bu sayfayı yapacağız. ID string diyelim ve şöyle yazalım. Daha sonra diyelim ki router nokta push parantez. Evet, tam olarak yolu kısa yolda var mı diye baktım. Yok. Şöyle yapalım. Teacher. Evet, teacher sayfasından kursus sayfası kurs ID chapters ve tekrar ID diye bir sayfa oluşturmuş olalım. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim artık bu arkadaşa buradaki değerleri teker teker verelim. Items'ların için senin initial data'da chapters'ı vereceğim ya da boş verdiğimi söyleyeceğim. Tekrar gelelim. On edit için yukarıda yazmış olduğumuz on edit'i, on reorder için de yine aynı şekilde on reorder diyeceğim. Evet, bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde bir iki bir şey geldi. Şöyle sayfamı bir yenileyim, ne oldu ne bitti bir görmeye çalışayım. Şu an burada bir hata var diyor. Hemen şöyle bakalım, chapter list. Şu divlerden dolayı olabilir. Şöyle şunu bir kaldıralım. Evet. Şurada P'yi vermemin sebebi buydu. Bazen bunlar işte dediğim gibi çakışıyor, o yüzden dolayı. Şu an bu arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi rahat bir şekilde kaydırabiliyoruz. Kaydırdıktan sonra bakın success mesajları da dönüyor. Yani API'mize istek de atabiliyoruz.
Tabii şu an bendeki bu 3 tane değerin ismi de part 1'dı. Öyle yazmıştım ben. Düzeltmedim daha sonra. Bir hata sonucu gitmişti ya. Bunlara şöyle yapalım. Part 2, part 3 diyelim. Evet. Sayfamı şöyle yenileyeyim. Tamam. Şöyle bunu 1'e alalım. Success dedi. İşlem okey. Şimdi bu arkadaşlar tabii ki böyle çok güzel durmuyorlar. O yüzden biz bu arkadaşlara birazcık stil yazalım ki güzel bir hale alsınlar. Biz normalde item title demişiz ve burada bir div tanımlamışız. Bu divde bir class name diyelim öncelikle. Daha sonra padding 3 diyelim. Numlock kapanmış. Padding 3 diyelim. Daha sonra background slate 400 diyelim, bakalım ne olacak. Evet, bunların hepsini şey gibi yaptı. Boşluklar vesaire verebiliriz. Bu şey yapalım hemen şöyle. Burada drag diyor. Şu arkadaşa drag. Evet, şöyle bakalım. Şuna versem bir class name ve desem ki space y ekseninde 4 desem boşluklar olur mu? Olur. Güzel. Tamam. Şimdi bu arkadaşları hemen süsleyelim birazcık. Şimdi bunların başına bir ikon eklesem ve edit tuşum olacak. Aynı zamanda bu taraflara da bir şey ekleyeceğim. Yani ben şu arkadaşla birazcık oynayacağım kısacası. Item title, bunu bir P için alsam nasıl durur? Hemen bir sıkıntı oluyor mu? Bir bakalım en azından. Olmuyor. P'ye değil de div'e mi alsak acaba? Div'e alalım biz en iyisi bu arkadaşı. Çünkü içine birden fazla şey yazacağız ya. Div class name flex diyelim. Daha sonra item center, justify center. Şayet bunu kaldıralım. Evet, item center tamam. Tekrar gelelim burada. Ya da justify center'ı ekleyelim. Evet, şöyle tekrar gelelim, bir tane div ekleyelim. İlk başta seni şöyle şuraya bir ekleyeyim. Daha sonra senin başına bir tane ikon eklemek istiyorum. Grid diye şöyle bir ikon bulacağım. Daha sonra sana bir class name vereyim. H5V5 diyelim. Evet, şu şekilde bir ikon geldi. Birazcık süsleme püsleme bir şeyler yapılabilir aslında. Hatta şu arkadaşa da bir tane div versek. Daha sonra süslerken ona göre süsleriz olmazsa. Bir tane daha aynı şekilde div yazayım. Daha sonra bunun class name'ine ml auto diyeyim ki diğer tarafa atacağım. Tamam. Ve bunun içine de iki tane buton ekleyeceğim. Buton değil de daha doğrusu ilk başta edit için bir tane link ekleyeceğim. O yüzden şöyle edit diyelim. Edit, look it. Evet, şu ikonu kullanalım. Class name H5V5 diyelim. Bu edit'e tıklandığı zaman bir yere gitmesi gerekiyor. Burada yukarıda ne dedik biz ona? On edit demiş olmamız gerekiyor. Yani diğer tarafta dedik gerçi. Şöyle diyelim hemen. Bu edit için şöyle on click diyelim. Daha sonra şöyle buradaki on edit'i yine kullanacağız ve diyeceğiz ki chapter demedik burada. Ne dedik? Item dedik. Item'daki ID diyelim. Evet, buna bastığım zaman artık bir sayfaya gidiyor olması gerekiyor. Evet, bastığım zaman görmüş olduğumuz gibi bir sayfaya gidiyor. Bu arkadaşa aslında bir buton şeklinde vesaire yapsak daha güzel olabilir aslında. Şöyle tekrar butona ekleyeyim ki tıklanması vesaire daha kolay olsun diye açıkçası butonu ekleyeceğim. Şunu şöyle tekrar geleyim ve şu orada 10 click'i geleyim, şunu alayım ve bu arkadaşın varyantına ghost diyeyim. Şöyle olsun. Tamam. Evet, tıklanması en azından daha rahat ve üzerine geldiği zaman bir hover özelliği var. Ghost değil de başka bir şey de yapabiliriz aslında. Bakalım şöyle. Ghost link vardı sanırım. Linki deneyelim. Evet, geldiğimiz zaman bir şey yapmıyor. Tıklamam en azından daha rahat oluyor. Bunu bu şekilde yapmış olalım. Sonra şuradaki şu arkadaşların boyutlarıyla vesaire oynayalım hemen.
Şimdi burada mail auto dedik. Grid vs dedik. Şuna mr2 diyelim. Evet, boşluk vermiş olalım. Şimdi buna acaba bir arka şey falan mı eklesek? Div class name. Evet, şöyle bakalım. Şöyle yapalım hemen. Div class name diyelim. Daha sonra bu arkadaşa bg red desem nasıl durur? Şöyle bir bakmak istiyorum sadece. Hiçbir şey belli. Bg red 300 diyelim. Evet, çok istediğim gibi olmadı. Şöyle yapalım. Şuradaki şu P3'ü sileyim buradan. Daha sonra şunun üzerinde öncelikle birazcık çalışalım. Buna diyelim ki kap x 2 diyelim yan yana boşluklar için bg slate 200 diyelim. Evet, şöyle. Tamam. Daha sonra boşlukları burada birazcık verelim. Diyelim ki mb 3 text sm, bir tane border vereyim. Border slate 200. Evet, şöyle olsun. Sonra tekrar geleyim şu arkadaşa. Burada şimdi P2 PX2 PY3 border R diyelim ve hatta bu border R'ye bir de slate diyelim. Slate 200. Hover olduğu zaman da background slate 500 diyelim. Evet, şöyle birazcık daha güzel bir görüntü oldu en azından. 500 biraz fazla kaçtı sanırım. 300 diyelim. Tamam. Böyle daha güzel durdu. Şurada şuraya tekrar geleyim. Bir tane border R diyeyim. Hiç belli olmadı aslında. Şunu 300 yapsak. Evet, 400. Evet, şurada şöyle çizgisi falan da oldu. Daha güzel oldu. Onun dışında bu arkadaşlar yayında mı değil mi diye bir tane de bölüm ekleyip daha sonra bu bölümü bitirelim. Hemen şimdi normalde edit şu arkadaşın yanına eklemek istiyorum. Biz buraya zaten mail auto dedik. Nerede dedik o mail auto'yu? Evet, mail auto dedik. Yine bunun için aynı şekilde diyelim ama mail auto flex diyelim. Bunun içine bir tane daha div eklesem ve şöyle bir şeyler yazsam nereye geliyor? Tamam, yanına geliyor. Flex item center diyelim ortalaması için. Tamam. Şimdi burada da bir tane batge bunu kullanalım ve bunun içine de işte free diyelim mesela şu an. Buna bir class name ekleyeyim. Padding 3 diyelim. 2 diyelim. Evet, padding 2 güzel. Rengi vesaire pek güzel olmadı. Bir variant diyelim ya da burada rengini değiştirmeye çalışalım. BG Slate 300 diyelim. O hiç okunmadı. 400. Tamam ve text'ine de black diyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Daha sonra dediğim gibi bir de ekleyeceğimiz diğer bir alan yayında mı değil mi? Bunun için yeni bir alan ekleyelim. Hemen tekrar geleyim şuraya, bir tane daha batge yazayım. Batge'mize diyelim ki chapter item is evet, item değil mi buradaki değerimizin ismi? Item neden gelmedi? Item is evet, şöyle bir şeyime bakacağım hemen. Şemama bakacağım. Evet, şöyle bir özelliğimiz var normalde. Bunu istiyorum ama gelmedi. Item nokta evet, item nokta is published dedim. Tamam, bir şey yazması gerekmiyor ama bir şey olsun en azından dedim. Şöyle tekrar yapalım.
Diyelim ki durum buysa published desin. Değilse draft desin diyelim. Evet bakalım. Batkenin içine yok. Şöyle. Evet şöyle bir şey yaptı. Tekrar şu arkadaştan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Buraya ekleyeyim. Tamam. Evet şu an burası pek düzgün olmadı gibi. Daha sonra duruma göre bakıp ben burayı bir düşüneyim. Duruma göre bir tasarım yapalım. Şuradaki da chart yazıyor. Önce bir de bunu düzeltip daha sonra bu bölümü şimdilik bırakalım. Hemen geleyim. Şuradaki alanım benim normalde nerede? Page sayfasında olması gerekiyor. Evet buraya da chart değil chapter diyelim sadece. Tamam. Evet şu an için alanımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Ufak tefek tasarımsal sıkıntılarımız var gibi. Onları da bakıp tekrar düzeltiriz. Emin olmak için bir de console.log chapters yazdım. Hemen şuradan şöyle tekrar gelip bakıyorum. Konsola baktığımda is published özelliğim geliyor. Burada gelmediği için acaba sıkıntı mı var diye bir an düşündüm. Bir sıkıntı yok. Ama şuradaki şu tasarıma birazcık daha hemen renk katayım. Daha sonra diğer sayfamıza geçeceğiz. Hemen şimdi normalde burada bir tane batke söyledik. Ve burada dedik ki bu şekilde dedik. Buradaki şu class name'e ekstra olarak bir de diyelim ki şöyle tekrar süslü parantez CN kütüphanesine ekleyelim ve parantez ekleyelim. Şöyle bu standart olanları yazalım. Ve virgül diyelim. Eğer ki item nokta is published ise o zaman bana vv diyelim. Arka planı renkli yapsın diyelim. Background purple 500 diyeceğim. Şöyle tekrar bakalım. Şu an için bu şekilde. Şunun rengini birazcık böyle açık gibi bir şey yapalım. Bu hiç belli olmadı. 300 yapalım. Tamam şöyle olsun. Ya da şu arkadaşın rengini değiştirelim en iyisi. Free yazıyor ya. Burayı greenli bir şey yapalım. Yani belli olsun en azından. Green 300. Green 500. Tamam şöyle olsun bu arkadaş. Free şeklinde olsun. Hatta free için farklı şey için farklı renkler de yapabiliriz aslında. Ya bu şekilde kalsın. Duruma göre burayı değiştiririz daha sonra olmazsa. Şu an burası bu şekilde oldu. Şimdi tekrar gelip buradaki bu arkadaşlardan is published özelliklerinin bir tanesini turu yapayım. Ve save diyelim. Şöyle tekrar gelip şu arkadaşı şöyle bir yenileyim. Nasıl gözükecek? Published bu şekilde gözüktü. Bir de ekstra olarak bunun tekstine white dersem sanırım sorun olmaz. Tamam bu şekilde olmuş olsun. Bu bölümde şu an için bu kadar. Evet şimdi artık chapter'ımızın detay sayfasını yapmaya başlayalım. Chapter sayfamızda bizim bölümler ve içinde videolar olacak. Tabii ki şuradaki şu an şu free'ler vesaire tabii ki şu an anlamsız bir şekilde duruyor ama içini düzelttikten sonra buradaki arkadaşları da düzenleriz. Problem yok. Şimdi chapter'a bastığımız zaman beni chapter ve chapter ID'ye yönlendiriyor. Ve kurs sayfamızın içinde olduğu için bu linkimiz yine aynı şekilde tekrar geliyorum buraya. Chapters diye bir dizin oluşturuyorum ve bunun içine alt tire components diyeceğim. Ve tekrar chapter sayfamın içine yeniden bir tane chapter id şeklinde bir dosya oluşturacağım. Ve tekrar chapter.id'nin içine page.tsx diyeceğim. Şimdi bu arkadaşın da bayağı bir komponent olacağı için o yüzden dolayı bu şekilde bir komponent dosyası oluşturmak mantıklı olacaktır. Chapter id page diyelim mesela. Evet. Şöyle tekrar gelelim. Sayfamız şu an bu şekilde oluştu. Şimdi bizim bu page sayfamızda mantıken ne olacak? Geriye gitmek için bir bölüm olması gerekiyor. Onun dışında formlarım olacak. İşte chapter'ımın ismini değiştirebilmeliyim. İlk başta hatta geri butonuyla başlasak daha mantıklı olacak. Öncelikle hemen şöyle geleyim. Burada div class name. Evet şöyle enter. Evet burada diyelim ki padding 4 diyelim işte. Başka bir şey duruma göre ekleriz. Tekrar bir tane daha div yazalım. Bir tane class name flex item center justify between diyelim. Başlangıçtan başlasın. Tekrar geleyim bir tane daha div yazayım.
Burada bir class name ve full olarak çalışsın ve buraya bir tane link ekleyerek, next link ekleyerek başlayacağım. Şimdi benim bu next linkin mantıken nasıl olmalı? Şöyle yapalım. Diyelim ki back to kurs diyelim mesela. Şimdilik hata almamak için şöyle hrefine bir şey yazayım ama düzelteceğiz burayı. Şimdi bizim normalde mantıken bu sayfamız ne olmalı? Geriye gitmeli. Geriye giderken de kurs sayfamızın kurs ID'sini almalı. Yani kısacası burada neyi alacak? Kurs ID alacak, yani dinamik bir yapıyı alacak. Yani bir parametreyi alacak. Ama şu an için biz bu sayfamızda görmüş olduğumuz gibi bir parametre vesaire tanımlamadık. Onun dışında ben buradaki şu parametreyi kullanmak isteyeceğim. O yüzden dolayı benim bu iki parametreyi de bu chapter ID page'ime aynı şekilde interface ile birlikte önce bir eklemem gerekiyor. Hemen diyeceğim ki interface chapter ID page props diyelim. Daha sonra param süslü parantez dosya isimleri nasılsa yine aynı şekilde olmak zorunda. Buna dikkat edelim. Chapter ID olması gerekiyor. Şimdi tekrar yeniden kontrol ederiz. Hemen bakalım. Chapter ID. Tamam. Ya dosya isimleri aynı olmak zorunda, yoksa bu arkadaşlara erişemeyiz. Hemen şu şekilde tekrar geliyorum ve şu props'u buraya ekledim ve buraya da paramsı eklediğimi söylüyorum. Şimdi artık ben burada geriye gitmek için burada linkimi söyleyeceğim, ama şimdi biz bunun yanında birazcık daha böyle bir güzel olması için bir yanına küçük bir ikon daha ekleyebiliriz aslında. Arrow left olacak sanırım. Şöyle bakarız duruma göre. Class name diyelim. H5 V5 ve şu arkadaşı şöyle kapatalım. Şöyle bir bakalım. Back to course. Evet, biz bunları normalde flex dedik ama yan yana gelmedi. Evet, şöyle class name diyelim. Buraya da bir tane flex atalım, olmazsa item center diyelim. Evet, bakayım. Evet, yani ne oldu? Okey, sıkıntı yok. Renkler vesaire pek uymadı gibi de, duruma göre istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Başka bir ikonla daha güzel bir hale gelebilir. Hatta şey olması lazım. Arrow chevron olması lazım. Chevron hangisiydi ama, ya da şöyle bakalım tekrar. Chevron left. Evet, şu daha güzel durabilir belki. Evet, şu daha güzel duruyor. Aynen bunu kullanalım, chevronları. Şimdi back to course dedik. Dediğimiz gibi burada ne yapacağız? Yolumuzu söyleyecek. Yukarı parametrelerimizi ekledik. Tekrar buraya geliyorum. Şöyle tuhaf tırnaktan açıyorum. Şimdi mantıken teacher sayfasının içindeyiz yine. Daha sonra courses bölümü yine aynı şekilde courses. Evet. Daha sonra burada tekrar bir tane süslü parantez. Burada parametreden gelen nereye gidecek? Kurs ID'ye gidecek. Tamam. Buna bastığımız zaman artık, evet, bu sayfadayız. Buna bastığımız zaman bu sayfadayız ve bu şekilde bunu halletmiş olduk. Güzel. Şimdi buranın artık içini vesaire zaten devam edeceğiz. Evet, şöyle tekrar düzeltelim. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız olacak bizim? Şimdi biz buraya link yapımızı ekledik ve birazcık daha burada devam edelim. Şurada tekrar geleyim, bir tane daha div yazayım hemen. Bu arkadaşın yanında bir şeyler olsun istiyorum ben. Hemen şöyle gelip diyeceğim. Div class name yine aynı şekilde flex item center justify between ve full diyelim. Tekrar geleyim. Bir tane H1 ekleyeceğim. Ve buraya chapter creation diyelim. Nereye geliyor bu mantıken, şöyle bakalım. Buraya geldi. Yanında istemiştim ama herhalde olmadı. Tekrar bakar ayarlarız onu. Problem değil. Link ref ve full. Şuradaki şu class name'e şöyle tekrar gelip bir bakalım. Aslında pek bir şey yok burada da. Şu div'i en kötü şöyle şuraya tekrar alalım, nasıl duracak. Tamam, şunu tekrar şimdi geri alayım, duruma göre yerini değiştiririz olmazsa. Tekrar geleyim, burada bir tane de span yazayım.
Burada diyelim ki complete all fields diyelim. Aslında bunun yerinin burada olması daha iyi olur. Şimdi evet, complete all fields dedi. Chapter creation, tamam. Şimdi biz burada mantıken şunu yapmak istiyoruz. Biz bir önceki sayfamızda ne yaptık? Burada dedik ki işte 6'lık bir bölüm yapacağız ve ona göre publish edecektik kursumuzu. Burada da yine aynı şekilde complete all fields ile birlikte yine aynı şekilde bir yapı yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle geleyim, burada required olması gereken şeyleri tanımlayayım. Şimdi ilk başta buraya bir kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı, yapmadıysa kullanıcıyı yönlendirmek için şöyle bir user ID tanımlayalım ve diyelim ki out. Evet, sonra diyelim ki const yok if user ID, eğer ki giriş yapmamışsa o zaman return redirect next navigation kütüphanesinden ana sayfaya yönlendir diyelim. Başka, tamam. Şimdi burada diyeceğim ki const chapter diye bir şey yazalım ve diyelim ki await prisma.db nokta chapter nokta find unique diyelim. Bu find unique'in içinde de hemen şöyle diyeceğim ki where id parametreden gelen chapter id virgül kursu id içinde yine parametreden gelen kursu id ile bu arkadaşları karşılaştıralım ve daha sonra tekrar gelelim burada, diyelim ki include, evet, şöyle süslü parantez, burada max data diye bir verimiz olacak videoları ekleyebilmemiz için. Bunu da buraya şimdiden ekleyelim. Hatta max data, nerede hata aldık? Evet, prisma db. Evet, şuraya async yazmam lazım. Bunu yazarsam düzelecektir. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi buradan sonra artık tekrar diyeceğim ki eğer ki chapter yoksa, yine chapter değeri boşsa, o zaman return redirect yine aynı şekilde ana sayfaya yönlendir diyeceğim. Ama varsa o zaman const required fields diyelim, eşittir burada olması gereken şeyler. Chapter'ımın title'ı diye bir alan olacak ve bu title girilmiş olması gerekiyor. Chapter'ımın description alanının girilmiş olması gerekiyor. Chapter'ımın video URL'inin, yani bir videosu olması gerektiği için bunu da buraya ekliyoruz. Tamam. Evet, şu an bir şey oldu galiba. Tekrar şöyle gelelim. Şöyle tekrar tıklayalım. Bizi direkt buraya yönlendiriyor. Demek ki bir yerde bir şey var. Eksik var. Evet, hatamın sebebi iki tarafta da chapter ID demiş olmam. Bu tabii ki burada kurs ID diyeceğim. Söylerken büyük bir ihtimal doğru söylemişimdir ama yazarken yanlış yazdım. Büyük bir ihtimal şöyle tekrar gelip baktığımız zaman gördüğümüz gibi tamam. Biz burada artık geriye diğer bölümlerimizi yine zorunlu olup olmadıklarını söyleyeceğiz. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi öncelikle bir tane total fields tanımlayacağız. Ve diyeceğiz ki eşittir require fields nokta length, yani buranın toplam uzunluğunu sen bana alacaksın. Yine tekrar geleceğim, burada diyeceğim ki const complete completed fields diyelim, eşittir require fields filter boolean yapıda nokta length diyeceğim. Tekrar geleceğim, diyeceğim ki const complete text diyelim ve eşittir şöyle, burada şöyle yapalım. Evet, şöyle parantez, tekrar dolar, evet, şöyle burada diyeceğim ki completed fields, yine
Bunu her tarafta kullanabilmek için yine aynı şekilde yazıyoruz. Tekrar şöyle ve tekrar dolar ve burada total fields diyerek bunları yazı için kullanacağız. Şimdi bu complete text kısmına yine aynı şekilde gelelim burada. Evet, üçlük bir alanın sadece bir tanesi tamamlandığını görüyoruz. Buraya kadar işlemimiz okey. Şimdi artık ne yapacağız? Burada diğer bölümlerimizi oluşturacağız. Hemen şöyle tekrar gelelim. Şu arkadaşı şöyle kapatayım. Yeni bir tane alan açalım. Diyelim ki div. Yine burada da aynı şekilde bir class name, grid bir yapı olsun. Grid calls 1 olsun. mdd grid calls 2 olsun. Gap 4 3 bir şey olsun işte ekleyelim. Tekrar geleyim aralarındaki boşluklar için. Buraya div class name şöyle yapalım. Buradaki kurs ID page sayfası tamam. Burada nasıl kullanmışız? Evet şu call spanlardan bir tanesi yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Burada title form olmayacak. Şöyle şu Batgen'in kütüphanesi vardır büyük bir ihtimal. Şunu ekleyelim. Daha sonra burası ikon zaten. Bunu da ekleyelim. Title formu aradan kaldıralım. Tekrar şöyle bakalım. Evet. Birazcık bu arkadaşa hemen şöyle boşluklar vesaire bir şeyler ekleyeyim. mt 16 diyelim. Evet. Burası daha doğrusu md'de mt 16 olsun. Normalde mt65 bir şey olsun. Çünkü mobilde büyük bir ihtimal sıkıntı fazla olur yani. Evet bunu bu şekilde söylemiş olalım. Back to Country. Şuradaki tasarımda birazcık hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Chapter Creation ve full dedik. Birazcık ben bu arkadaşa da şöyle mt4 diyeceğim ve şuradaki şu arkadaşa da back to kurs tamam. Tamam şöyle kalsın sıkıntı yok. Evet buranın devamını zaten daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi bununla ilgili hemen bir tane API yazarak devam edeceğim. Normalde diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi hemen şuraya geliyorum. Düzenleme işlemleri için kurs ID'nin içine yeniden chapters'ımız var zaten. Chapters'ımızın içine bir tane chapter ID'ye yine aynı şekilde ihtiyacımız olacak. Hemen geliyorum buraya chapter ID diyerek bir tane dosya ve bunun içine de root.ts diyerek hemen dosyamı oluşturuyorum. Şimdi diğer arkadaşlardan yine aynı şekilde kopya çekebiliriz. Hemen şöyle root dosyalarımdan bir tanesini açayım. Mesela şu kütüphaneyi alayım. Şu yukarı yapıştırayım. Yine güncelleme işlemi yapacağız. O yüzden şöyle yazayım. Duruma göre sonra değiştiririm zaten şu an. Evet şöyle yapalım. Tamam. Burada diyeceğim ki post değil patch işlemi olacak. Daha sonra parametre bölümüne gelecek olursak kurs ID'nin dışında bir de bana artık ne lazım? Chapter ID lazım ve bu da benim dosyamın ismi nasılsa aynı olmak zorunda. Ona dikkat ediyoruz. Tamam. Sonra page işlemi dedik güncelleme için buraya kadar tamam. Şimdi yine aynı şekilde bana user ID lazım. Hemen geliyorum şu arkadaşı yazıyorum. Daha sonra user ID kontrol, kurs sahibi kontrol bunları yine aynı şekilde gelip alayım buraya yapıştırayım. Sonra ben bu arkadaşa const is published virgül nokta nokta values diye değerler göndereceğimi söyleyeceğim ve diyeceğim ki await request'ten gelen JSON'dan sen bu dosyaları yakala ve bu değişkenlere ata diyeceğim. Yani bu verileri yakala ve bu değişkeni ata diyeceğim. Eğer ki atadıysanız zaten bunlarla işimiz bittikten sonra yapacağın şey şu olacak. Evet şurada şöyle bir yanlışlık yaptık. Şu arkadaşlar şöyle keseyim. Tekrar geleyim. Try cache diyeyim. Evet şöyle try cache'in içine ekleyelim biz yine bunu. Sonra şu arkadaşları şöyle birazcık kaydırayım. Güzel dursunlar. Aklım karışmasın. Tamam. Evet şimdi tekrar geleceğim burada diyeceğim ki eğer ki arkadaşım chapter diyelim yine eşittir await prisma db nokta update chapter'da update ve
update edeceğim verileri burada. Önce şartlarını söyleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşım id'den params nokta chapter id, kurs id'de aynı şekilde diyeceğim ki parametreden gelen kurs id bu benim şartım diyeceğim. Daha sonra sana gelen data verisine göre de nokta nokta values bunları güncelleyeceksin diyeceğim. Daha sonra ben buraya başka işlemler yapabilirim. O yüzden dolayı şu şekilde yazalım. Daha sonra tekrar geleyim. Return next response json.chapter, yani bunu bana yazdır diyelim. Hata mesajı içinde yine aynı şekilde geleyim. Şu arkadaşları şöyle alayım ve buraya yapıştırayım. Buranın ismini de chapter id error şeklinde düzenleyeyim. Evet, API'miz de bu şekilde tamam artık. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var artık? Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bir tane form ekleyeceğiz ve eklemiş olduğumuz formu da geleceğiz burada aynı şekilde göstereceğiz. Bir tek form alanı değil, description alanı ve diğer alanları da aynı şekilde ekleyerek devam edeceğiz. Evet, şimdi formumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi bizim normalde page sayfamızda, yani chapter'ımızın içindeki page sayfasında bir tane chapter diye bir sorgu yaptık. Yani bir sorguda göndereceğimiz arkadaş olarak bunu yapacağız. Bunun için şöyle komponent klasörü oluşturmuştuk. Hemen buraya ilk başta ben title form tsx diyerek yeni bir tane hemen bir sayfa oluşturuyorum. Ve sayfamın tasarımına vesaire daha kolay olabilmesi için de yine benim şu komponentteki, yani chapter'daki kurs id'deki neyimi kopyalayacağım, yine aynı şekilde title formumu kopyalayarak yapmaya çalışacağım. Şöyle en azından kütüphaneleri kopyalayayım, daha sonra bunun içine neler ekleyebiliriz birlikte bakalım. Hatta kütüphanelerin bazıları fazla bile olmuş olabilir. Problem değil. İsterseniz fazlaları tabii ki zaten silebilirsiniz. Hemen ilk başta ben bu arkadaşa bir tane interface yazarak başlayayım. Bu arkadaşın alacağı değerler olacak. Hemen diyelim ki chapter id, yok öyle demeyelim. Title form props diyelim. Geldi zaten. Hemen burada ilk olarak ekleyeceğim değer şu olsun. Initial data eşittir işte, yine burada, hatta buradakinin aynısını da ekleyebiliriz ya. Şöyle şu şekilde şu arkadaşı ekleyebilirim aslında. Ve düzenlemem gereken yer var mı? Kurs id virgül aynı şekilde chapter id, burası dosyanın ismiyle yine aynı olmak zorunda. Ve tekrar hemen geliyorum şuraya şu arkadaşı, evet bunları bu şekilde hepsini ekliyorum. Ekledikten sonra tekrar gelelim, biz buradaki arkadaştan yine kopya çekelim, uzun uğraşmayayım. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bana zaten bir tane title alanı lazım. Şu mesajını vesaire hiç uğraşmayalım isterseniz, ya da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sadece bir yazsın. Yani bir kırmızıya boyasın, sadece bizim için yeterli. Tekrar gelelim. Biz burada edit işlemi yapacağız. Yani şu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş şöyle şuraya kadar, hatta şu form dahil bize lazım. Şöyle hatta on submit de lazım. On submit de kendimize göre değiştireceğiz. Hemen şöyle tekrar geleyim. Parça parça kopyalamamız sebebi bir hata olduğu zaman rahat çözebilmemden dolayı. Siz tabi toplu bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağım gibi duruyor. Umarım yoktur, bakalım. Evet, bunlarla ilgili bir şey yok ama API'mi değiştirmem gerekiyor. Page işlemi okey. API kursus. Daha sonra kurs id, hemen burada sonrasında chapters daha doğrusu ve tekrar parantez üstü parantez chapter id diyerek bu arkadaşı ekliyorum. Durum success ise bu, yine aynı şekilde işlemlerim. Toast'sa bu. Evet, buraya kadar okey. Yine tekrar geliyorum, buradaki title formdaki şu tasarımıma neredeyse hatta tamamı aynısı olacak. O yüzden gelip ben şu arkadaşı şöyle kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra sayfamı da evet şöyle bir bakalım. Initial data item vesaire diyor. Gerçi kopyala yapıştır yaptık. Düzgün bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir şey yoktur sanırım. Şuraya hemen chapter title diyelim. Ve bu arkadaşı hemen geleyim. Burada sayfamı ekleyeyim ki bir hata varsa da artık onu bir görelim.
Chapter ID'min içindeki page sayfasına geliyorum ve burada evet şuraya ekleyeceğiz. Title form hangisi bu? Şu olması lazım. Evet, hemen şöyle tekrar gelelim, değerlerine bakalım. Evet, 3 tane değer var. Intel data için ekleyeceğim değer yukarıda yazmış olduğumuz gibi chapter şu. Evet, şunu geleceğiz yine aynı şekilde buraya data olarak bunu söyleyeceğiz. Chapter. Tekrar gelelim chapter ID için parametreden gelen chapter ID, kurs ID için parametreden gelen kurs ID diyeceğiz. Bakalım ne oldu, ne bitti. Evet, bakıyoruz. Şu an chapter title dedi. Part 1 dedi. Edit diyelim. Diyelim ki introduction diyelim. Mesela buraya continue diyelim. Evet, güncelledi. Sayfamızda şöyle geri gelelim. Var mı bir sıkıntı? Bir sıkıntımız yok ve bu kısmı da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi description bölümüyle devam edelim. Description bölümüyle devam ederken bir tane framework kuracağız. Bir kütüphaneye ihtiyacımız var daha doğrusu. Bu kütüphane ile birlikte zengin metin editörü kullanacağız. O yüzden dolayı bu arkadaşı yüklüyoruz. Google'a bunun ismini yazıp Next.js dediğiniz zaman karşınızda şöyle birlikte kullanımıyla ilgili bir iki tane örnek çıkıyor. Ben de birazdan aynı şekilde gelip burayla bakarak aynı şekilde kullanacağım. Şimdi bunun için öncelikle bir description sayfası oluşturarak başlayayım. Hemen title formumuzun içine tekrar geliyorum. Bir tane new file chapter description form. Evet, birazcık uzun ama diğer bölümde karışıyor. Title formu direkt öyle yazdık çünkü, o yüzden. Tekrar rafçe diyorum ve buradaki bu arkadaşın aynısını geleceğim. Oraya yazacağım aslında. Tamamını gelip kopyalayabilirim aslında. Ya da parça parça kopyalayalım. Evet, ilk başta kütüphaneleri şöyle gelip ilk başta yazayım. Description bölümümüz aynı, değişen bir şey olmayacak. Şurayı istersek kısaltabiliriz. Böyle yapalım. Sonra aşağı doğru iniyorum. Hemen şurada bir interface kısmımız var. Interface kısmımızı şöyle düzeltelim. Bizim ekstradan bir neye ihtiyacımız var? Chapter ID'ye ihtiyacımız var ve burada da chapter'dan direkt çekeceğimi söyleyebilirim aslında. Tekrar buraya gelelim. Chapter ID ve türü string. Sonra noktalı virgül ekleyelim. Gerçi pek sıkıntı olmuyor burada ama biz ekleyelim. Sonra tekrar gelelim, burada aynı şekilde bu 3 tane arkadaşı burada tanıtalım hemen. Evet. Buraya kadar tamam. Sonra bizim normalde bir page sayfamız var. Şu title formun aynısından gelip kopyalayayım. Daha sonra chapter description form diyelim. Şu şekilde verilerimizi gönderelim. Hiç uğraşmayalım. Sonra tekrar gelelim description formumuza. Şu arkadaş, hatta şuraya kadar submit dahil tamamını alayım. Ve düzenlemem gereken bir yer varsa buraları düzenleyerek gidelim. Evet, şuradan şöyle enter atalım. Evet, göremiyoruz şu an, ne diyor bakalım. Div ile ilgili bir sıkıntı var diyor. Anlamadım şu an için. Div class p chapter page.tsx diyor. Bakalım, ha şurayı, evet. Tamam, şurayı tekrar şöyle gelip kopyalayayım. Evet, düzeltirken bazen sıkıntı olabiliyor. Tamam, şurayı şöyle düzelttik. Şimdi burada şu arkadaşı sadece düzelteceğim. Diyeceğim ki burası artık Intel Data'dan gelen description veya null, ya da şöyle desek daha mantıklı olacak. Burası string sonuçta, boş desek daha mantıklı olacak. Şurada bir tane olabilir. Ben bunu 2 tane yaptım ama, ya da şu olmayabilir. Tamam, bu şekilde yazdığımız zaman okey, bir sıkıntı yok. Onun dışında burada değiştireceğim herhangi bir şey var mı? API'min yolunu değiştireceğim tabii ki. Hemen burada diyeceğim ki chapters, daha sonra bir süslü parantez ve burada diyeceğim ki chapter ID diyerek bunu ekleyeceğim.
Evet, bunu da yazdık. Şöyle tekrar sayfamı şöyle yenileyim. Evet, burada complete all fields 2 diyor. Ben videoyu ikinci defa çekiyorum. Ben normalde güncellemiştim. Şu an birazdan tekrar yazdığımızda güncel bir şeyler gelebilir. Şöyle tekrar geleyim. Description form'dan şuradaki arkadaşın tamamını gelip kopyalayacağım. Açıkçası burada bir değişiklik yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Zaten evet, şu şekilde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi geliyor. Edit diyelim, şöyle tekrar continue diyeyim. Evet, güncellendi. Evet, ilk başta neden 0 geldi onu da anlamadım açıkçası. Şöyle bir daha tekrar bakalım. Evet, burada 0 geliyor. O zaman şöyle tekrar yukarı doğru çıkayım. Şu arkadaşla ilgilidir. Şuraya tekrar şundan yazayım. Sayfamı tekrar gelip yenileyim. Orada bir karışıklık olmuştu. Evet, tamam, burada 2 tane olacakmış, bundan sıkıntı yok. Şimdi gelelim, buradaki bu arkadaşın kurs description yazıyor. Burayı chapter description olarak değiştirelim. Ve buraya hemen bir tane editör eklemek istiyorum. HTML kodları yazabilmek için. Mesela şu arkadaşı geleyim, aynı şekilde buraya yapıştırayım. Evet, şöyle bunu hem görünümünü ayarlayacağım hem de buraya bir editör yapacağım. Bunun için komponent klasörüne tekrar geliyorum. Hemen şöyle bir tane diyeceğim ki editor.tsx, daha sonra bir de ön izleme için preview.tsx diyeceğim. Sonra gelelim, buradaki bu arkadaştan faydalanalım birazcık. Kullanım için şöyle bir şeyler söylemiş. Editöre geleyim, şöyle rafçe diyeyim. Tamam. Şimdi bu arkadaş normalde burada söylememiş sanırım ama use silent'ta çalışması gerekiyor. Evet. Sonra use state vesaire var zaten, görmüş olduğumuz gibi. Şunları şöyle direkt buraya ekleyeyim. Daha sonra const'ta şöyle bir şey kullanılmış. Biz de aynı şekilde bunu kullanabiliriz. Ya da dursun bakalım. Ve return'de de şöyle bir şey kullandığını söylemiş. Tamam. Şimdi geleyim, ben aynı şekilde bu arkadaşı buradaki şeye bir ekleyeyim. Ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Text arayanın altına şimdilik şöyle editör diye ekleyeceğim. Şunun ismini düzelteyim. Editör büyük harflerle olsun. Bulmam kolay olsun. Evet, editör. Evet, şöyle gelip ekliyorum. Bu arkadaşa birazcık da props eklememiz lazım sanırım. Şöyle bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şöyle bir basalım. Diyor ki React Children only React single element child diyor. Bir daha şöyle bir bakalım. Şimdi bu arkadaşta şimdi şuradaki gibi field eklemediğimiz için sıkıntı yaratmış olabilir. Şu field'ı şöyle tekrar ekleyeyim. Yeniden bir bakalım. Evet, React element. Evet, şunlarla alakalı ya, büyük bir ihtimal. Şu text array'i buradan kaldırayım. Sadece editörde bu şekilde olsun. Bence sıkıntı olmayacaktır. Evet. Tamam. Orada diyor ki sadece eğer ki form item kullanıyorsan eğer, bunun içinde bir tane değer tanımlayabilirsin diyor. Ya bundan bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayacağım şu form field'dan, ya da ne yapacaktım, içindekini silecektim. Zaten benim amacım silmek olduğu için, o yüzden dolayı direkt bunu bu şekilde yapmak tabii ki daha mantıklı olacaktı. Şu an baktığımızda görmüş olduğumuz gibi şöyle bir alanımız geldi. Continue deyip kaydettiğimiz zaman bize bir sıkıntı olmadan burayı ne yapması gerekiyor? Kayıt etmesi gerekiyor. Ama şu an görmüş olduğumuz gibi herhangi bir güncelleme olmadı. Bunun içinde field vesaire yazıyor ama galiba değeri alamadı. Şöyle tekrar bakalım. Form control editör, şöyle da sayfamı bir daha bir yenileyelim. Bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evet, şöyle tekrar gelelim. Tekrar bu şekilde yazalım. Evet. Şimdi bu arkadaşın değerleri alabilmesi için şöyle yapmamız gerekiyor. Bizim burada bu editöre 1-2 tane interface ekleyip bu değerleri erişebilir hale getirmemiz gerekiyor. Ne gibi değerler mesela ekleyeceğiz biz bu arkadaşa? Diyeceğiz ki editör props diyeceğiz ve daha sonra on change özelliği, yani senin işlemin değiştiği zaman benim bilgimin olması gerekiyor ve value string ve buna void diyeceğim. Tekrar gelelim value değerine, aynı şekilde string diyeceğim ve bu arkadaşları geleceğim burada tekrar tanımlayacağım. Diyeceğim ki editor props, evet, daha sonra burada
onChange value diyeceğim. Daha sonra buradaki bu arkadaşlarla tabii ki birazcık oynamamız gerekiyor. Şimdi burada bir value var, burada bir value var. Bunlar karışıyor. Şunu şuradan şöyle kaldıracağız. Bu artık bu value'ya ait olduğunu söyleyeceğiz. OnChange özelliği içinde yukarıdaki şu OnChange'imiz artık söyleyeceğiz ki bu şekilde bunu kullanabilirim. Kullanabilelim, dilimde dönmedi. Bu şekilde olacak. Şimdi tekrar gelelim, edit diyelim biz buraya. Gördüğümüz gibi chapter description bu şekilde geldi. Şöyle tekrar continue diyelim. Evet, bu şekilde yazıyor. Ama buradaki sorun ne? Ben bu yazımında yazmış olduğumdaki gibi gözükmesini istiyorum. Bunun için de buraya bir tane preview yazdık zaten. Bu arkadaşı kendimize göre doldurmamız gerekiyor. Şu sayfamıza tekrar gelip bir bakalım. Example demiş. Burada ne demiş? Required child. Bakalım var mı örneği? Yoksa kendimiz yapmaya çalışacağız. Evet, şu an için göremedim gibi. Preview sayfası da zaten hemen hemen aynı olacak. Sadece bu arkadaşlara bir div'de göstereceğiz. Daha doğrusu şöyle yapalım. Editör sayfasının tamamını gelip kopyalayayım. Şuradaki ismini preview olarak değiştireyim. Bu arkadaşın bir tane değere ihtiyacı var. Value değerine. Diğer başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Editor props diyor. Değiştirelim bunu da olmazsa. Preview props diyelim. Şimdi biz bu arkadaşa kullanırken bu preview'ı aynı şekilde value olarak göndereceğim. Burada bu arkadaşın şöyle bir özelliği var. Read only. Sadece göstermek için bu arkadaş kullanılıyormuş. Biz de aynı şekilde ne yapacağız? Bunu söyleyeceğiz. Şöyle gelip ekliyorum. Sonra tekrar geleceğim. Ben bunu description formunda ilgili yere eklemem gerekiyor. Chapter description form. Şöyle tekrar bakalım. Burası edit cancel düğmeleri. Şurada da normalde data is editing'de değilse burada gösteriyor yani mantıken. Burada gösterirken de şöyle diyeceğiz. Tamam, sen okey. Preview. Evet, bu komponentten şöyle, evet. Tekrar gelin. Bunun value özelliğine şuradaki şu arkadaşı ekleyeceğimi söyleyeceğim. Böyle yaparsam sanırım bir sıkıntı olmayacaktır. Bakalım ne oldu ne bitti. Evet, edit cancel. Evet, şöyle gözüktü. Bakalım bir sayfamızı yenileyelim. Evet, sadece şunlar vesaire gözüktü. Bu yani büyük bir ihtimal şuradaki şu arkadaşları gizlemenin bir yolu da vardır diye düşünüyorum. Şöyle bakacağım, tekrar bulabilirsem direkt söyleyeceğim size. Evet, açıkçası kendim bulamadım. Şu şekilde ChatGPT'ye yazdım ve ChatGPT bana düzeltti preview kısmını. Şöyle bir modül diye bir şey ekledi ve bunu burada aynı şekilde yazdı ve şu şekilde görmüş olduğumuz ekranı bize hazırlamış oldu. Yani sadece köşede bir ne olacak, bu şekilde bir ifade olarak bize hazırladı. Burada toolbar'ı gizli özelliğiyle birlikte bu şekilde kullandı ve şuradaki arkadaş da buraya indirdi. Fark eden bir şey yok bana kalırsa. Bunu istiyorsanız yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani yapmanız gereken tek şey cons modules ve buraya da aynı şekilde bu arkadaşı yazıp kullanmak. Evet, description bölümünde bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi fiyat işlemlerimizi ayarlayalım. Şimdi normal Udemy'de de muhakkak görmüşsünüzdür. Bazı chapter'lara girdiğinizde ön izlemesini görebilirsiniz ama çoğunu göremezsiniz. Biz de şimdi yine aynı mantıkla bunların yanında free yazıyor. Öncelikle şu chapter listimden şöyle bir tane daha yani şuradaki şu free alanını duruma göre gösterip gizleyebilmem gerekiyor. Bunun için veri tabanıma baktığımda veri tabanımda is free diye bir özelliğim var. Zaten buradaki chapter liste yine item is free ve daha sonra burada eğer ki varsa bana o zaman şuradaki şu tasarımı getir demem gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde bir yazı yazıp şunu da aynı şekilde gelip buraya kopyalayacağım. Bunu yaptıktan sonra bunlar otomatik olarak artık ne olacak? Gizlenecek. Şöyle sayfamı bir yenileyelim. Hepsi is free değildir büyük bir ihtimal. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi hiçbirinde bir şey yok. Şimdi normalde bizim şurada şöyle bir sayfamız var. Hatta şöyle yapalım biz bu arada. Onu da ayarlayalım. Ondan sonra oraya geçelim. Şimdi normalde bizim published'ımız burada rengi mor. Publish olanların renginde de küçük bir değişiklik olsun istiyorum aynı zamanda. Şuradaki şu div'e aynı şekilde geleyim. Şöyle yapalım. Şunun içindekinin tamamını şöyle direkt gelip keseceğim. Sonra ben burada CN kütüphanesini kullanacağım. Şöyle tekrar gelelim.
Evet. Süslü parantez CN kütüphanesi. Daha sonra tekrar bu virgül. Daha sonra diyeceğim ki item nokta is published'sa durum, o zaman vv diyeceğim ki bg purple 200 diyeceğim ve şurayı da şöyle morumsu bir renge çevireceğim. Sadece publish olanlar da bu şekilde gözüksün. Şimdi tekrar gelelim bu sayfamıza tıkladığımız zaman ki bu alanımızı yapmaya. Bunun için title form'un aynısından kopyalayacağım. Şöyle hemen geleyim. Component klasörümün içine tekrar geliyorum. İsmine chapter access form nokta tsx diyelim ve bu sayfamızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi benim bu sayfamda öncelikle dediğim gibi title form'un aynısı olacak. Şöyle title form'un şu üst tarafını kopyalayayım ve teker teker düzeltmeye başlayayım. Şöyle yazalım, tamam. Şimdi benim bu sayfamda props'ları öncelikle düzeltelim. Şöyle bu sayfadan almasın değeri, direkt diyelim ki işte chapter diyelim. Ve bu Prisma Silent'ta bunu bu şekilde ayarlamış olalım. Sonra tekrar geliyorum. Burada başka ekleyeceğim bir şey var mı, şu an için yok. İsmini değiştirelim buranın. Şöyle hemen props diyeyim ve bu arkadaşları buraya dahil edeyim. Evet, şöyle virgül bunların üçünü de bu şekilde buraya dahil ettim. Sonra tekrar gelelim title formumuza. Şöyle bir form şemamız var. Yine aynı şekilde gelip bu form şemamızı dahil edelim. Buradaki arkadaşım benim ney? Is free. Ama bu arkadaşım z string değil. Bu bir boolean yapıda olacak. Ve aynı zamanda yani true veya false döndürecek ve varsayılan değeri başlangıçta false olduğunu direkt burada söyleyebilirim. Sonra tekrar gelelim bizim buradaki title formumuza. Şuradaki şu arkadaşların tamamını geleyim. Aynı şekilde kopyalayayım. Değiştirecek çok fazla bir şey yok aslında. Bir iki küçük yeri değiştirip burayı da tekrar ayarlayalım. Hemen şöyle bir bakıyorum. Şu arkadaşı değiştirmemiz gerekiyor. Is free ve bunun değeri initial data nokta is free'den geldiğini söyleyeceğim. Tekrar aşağı doğru inelim. Bakalım current and submit title changed diyor. Şunun yazısını değiştirebiliriz istiyorsak, title değil money is changed yazsa yeterli. Bu da tamam. Şimdi gelelim tasarım kısmına. Tasarım kısmında hiçbir değişiklik yapmayacağız neredeyse. Aslına bakarsanız şöyle bir değişiklik yapacağız. Bizim burada bir tane input'umuz var. Bu input'u değiştirip yerine bir checkbox yazacağız. Ve şuradaki şu arkadaşın da yapısını değiştirelim. Öncelikle şu arkadaşa div diyeceğim. Ve tekrar geleceğim. Bunun içinde şartlarımı yazmam gerekiyor. Şimdi normalde şu şekilde yazacağım. Bizim orası şimdi true ya da boolean yapıda ya true alıyor ya false alıyor. O yüzden dolayı ben burada diyeceğim ki eğer ki is free ise durum, hatta şöyle yazalım. Durum is free ise o zaman gel bana bunu göster diyeceğim. Ama değilse de o zaman gel bana bunu göster diyeceğim. Hemen bu arkadaşın içine bir tane P yazalım. Diyelim ki this chapter is free. Hatta bu arkadaşın bg class name'i de direkt şey olsun. Text free olduğu için free'nin rengini kullanayım. Şöyle green 500 diyeyim. Tekrar geleyim, aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha kopyalayayım. Burada da paralı bir durum olacak. O yüzden dolayı text purple 700 diyelim ve diyelim ki this chapter is not free. İşte tamam, not free diyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Şimdi tekrar geliyorum. Bizim buradaki dediğimiz gibi bir input'umuz var ve bu input'umuzda field'ımız vesaire var. Burada küçük ufak tefek değişiklikler yapacağız. Yine field'ımızı vesaire kullanacağız burada. Ama kullanırken şu şekilde kullanacağız. Diyeceğim ki bir tane checkbox. Daha önce yüklemiştik zaten. Bu arkadaşın bir iki tane değeri var. Bunlardan bir tanesi
checkout özelliği, ben field'ımı tam olarak burada kullanacağım. Diyeceğim ki field.value diyerek buradaki değere erişmem lazım ve bir de değişim olduğu zaman bizim zaten field'da onChange özelliğimiz var. Ama bu arkadaşa da birlikte kullanabilmek için de onChange özelliğine yazıyoruz bunu. onChange diyorum. Sonra tekrar gelin buraya form kontrol kısmına. Ben buraya ekstradan bir açıklama yazmak isteyebilirim. O yüzden dolayı bir form kontrol ve div ve içine bir tane p, işte diyebilirim ki işte check is your chapter is free or işte money falan bir şeyler attırabilirim, işte buraya bu şekilde yazabilirim. Şimdi gelelim hemen biz bu arkadaşı bu sayfamıza gelip ekleyelim. Hemen buraya gelip diyorum ki chapter access form. Bu arkadaşın zaten değerleri yine şununla aynı olacak. Zaten hep kopyala yapıştır, bir iki ufak bir şey değiştiriyoruz aslında bakarsanız. Şunları şöyle yazalım bakalım ne geldi ne bitti. Evet, this chapter is not free dedi. Mor şekilde bu geldi. Tekrar gelip edit diyorum ve bunu işaretliyorum. Ve continue diyorum. Evet. Money is changed dedi. Bir değişiklik olmadı. Şurayı değiştirmeyi unuttum. Çünkü buraya hemen gelip değiştiriyorum. Is free yazacağım. Buraya tekrar gelelim. Aynı şekilde edit. Evet. Tekrar şu arkadaşı işaretleyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi free ifadeyi kaldırıp yazarsak da burası artık paralı. Görmüş olduğumuz gibi bunu da ayarlamış olduk. Sadece şuradaki bir iki yazısını da düzelteyim. Daha sonra bize sıkıntı olmasın. Yani kötü bir görüntü olmasın daha doğrusu. Şöyle gelelim. Nerede bu arkadaş? Chapter title yazıyor. Şurada galiba. Bakalım. Evet. Chapter access is free or money. Gerçi oraya göre birazcık uzun bir yazı olmuş olacak ama problem değil. Tamam. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi video işlemlerimizi yapacağız. Bunun için Max Video kullanacağız. Bunun için öncelikle Max Video'nun sitesine gelip buradan login diyerek giriş yapmamız gerekiyor. Dashboard, şöyle tekrar bakalım. Dashboardmax.com diye bir web sitesi var. Buradan giriş yapıp kaydolup işlemlerimizi başlatıyoruz. Daha sonra Settings bölümüne geliyoruz. Daha sonra Access Token ve burada Generate New Token bölümünden Prodation ve Max Video'yu seçiyoruz. Ve burada Write ve Read'in işaretli olduğunu görüyoruz. Generate Token diyerek kendimize bir token ve bir secret key oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz token ve secret key'i ben daha önce oluşturdum ve buraya aynı şekilde geldim yazdım. Generate token dedikten sonra zaten karşınıza çıkacaktır yine aynı şekilde. Bu iki tane arkadaşı şu şekilde gelip yazıyoruz. Evet, şu an bende iki tane oldu. Hangisi? Şu an galiba şu yeni olanı. Aynı zamanda şey de seçmişim. Sanırım Max Data Read Only de seçmişim. Seçmemiş olsam da galiba sıkıntı olmayacaktır. İkisi de deneyebilirsiniz. Şu eskisi birinde dediğim gibi şöyle Read Only var. Bu benim şu an burada tanımlı olan. Bu şekilde şu an kullanacağız. Şimdi bu arkadaşı nasıl kullanacağız? Birlikte buna bakalım. Bunun için dokümantasyonu açtığımızda burada Create an Asset bölümünde birkaç tane örnek var. Dokümantasyona buradan şuradaki sekmeden ulaşabilirsiniz. Öncesinde yüklemem gereken bir iki tane şey var. Bunları yükleyeceğim ve daha sonra tasarım sayfamızı ayarlayalım ve daha sonra da bu arkadaşla şöyle sayfayı büyüteyim siz de rahat görmeniz için, şu arkadaşla bir de şu arkadaşı yükleyeceğim. Bu iki arkadaşı yükledikten sonra projemde adımlarımı teker teker bakacağım. Burada neredeydi? Şöyle bir yerde dokümantasyon vardı. Tekrar bakayım. Ben bayağı bir karıştırdım çünkü bu arkadaşı. Dokümantasyon. Evet. Bir daha tıklayalım. Neredeydi? Upload video. API referans. Evet. Şu an tam göremedim. Tamam. Bak şimdi bir yerde daha var. Oraya bakarız bilmezse. Şu diğerini de aynı şekilde gelip yükleyeyim. Şimdi bizim burada normalde data seçeneğimizde yine aynı şekilde örnek kullanımları var zaten.
Video asset, şöyle bakalım, API activity. Evet, ben daha önce dediğim gibi denemiş olduğum için bana şurada şu an görmüş olduğumuz gibi bir iki tane şey çıkıyor. Sizde tabii ki bunlar çıkmayacaktır ama ben bunun üzerinde size gösterebilmek için o yüzden dolayı bu şekilde oluşturdum. Şimdi normalde asset created bölümünde şu şekilde gelen değerler vesaire var. Bu değerli gelen değerleri az çok okuyup bulmamız gerekiyor, bakmamız gerekiyor ki ona göre ne yapalım? Biz de işlemimizi yapalım. Mesela şu video asset created, bu işimize yarayacak bu type modeli. O yüzden dolayı bunları bir iki defa oluşturdum ki bana problem çıkartmasın diye. Aynı şekilde deleted ile ilgili yine bir işlem var. Bunları dokümantasyonda da aynı şekilde bulabilirsiniz. Açıkçası ben bulurken birazcık zorlandım. Siz de dokümantasyona da bakabilirsiniz. Ama oluşturmuşken zaten buradan direkt takip ederim. Şimdi npm run şöyle npm run dev diyelim, projemizi ayağa kaldıralım. Öncelikle bu arkadaşın bir tasarımını yapmaya başlayalım. Şimdi normalde bizim bu Capture sayfamızda şöyle üçlük bir alanımız var. Üçlük bir alanımıza da aynı şekilde videomuzu ekleyeceğiz. Bunun için şöyle app, tekrar gelip hemen klasörümü buluyorum. Teacher. Kursta burada bir image form vardı. Image form'un aynısını kopyalayacağım için o yüzden dolayı bunu açayım. Daha sonra chapter component ve bunun içine tekrar gelelim. Video, şöyle yapalım. Chapter video form .tsx diyelim. Daha sonra bu image form'un hemen hemen aynısını yapacağız. Şöyle teker teker yaparak gideyim ben. Şöyle rafçı dedik. Şöyle yukarıdan aşağı başlayalım. Şu kütüphaneleri yine aynı şekilde gelip alacağım. Ve şöyle yazacağım. Daha sonra image form kısmımıza gelelim. Şurada bir form şemamız ve aynı şekilde interface'imiz var. Bu arkadaşları da şöyle gelip yapıştırayım. Şimdi bizim burada kullanacağımız değeri öncelikle ayarlamamız gerekiyor. Yani biz burada bir değer göndereceğiz ve göndereceğimiz değer veri tabanında yazmış olduğu gibi video URL olacak ve bu şekilde API'imden da veri göndereceğimi söyleyeceğim. Şu arkadaşı istersek şöyle kısaltabiliriz. Şöyle kalsın. Daha sonra image form props diyor. Burayı hemen düzeltelim. Video props diyelim, neyse problem değil. Daha sonra burada diyeceğiz ki ismi chapter'dan bir şeyler alacağımı söyleyeceğim ve videoları oynatacağım için bir de benim max data'dan bir şeyler alacağımı söyleyeceğim ama max data her zaman olmayabilir. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Max data max. Evet, şöyle bunu da aynı şekilde kütüphanesine ekledim ya da null diye bu arkadaşı söyleyeceğim. Kurs ID dışında bir de benim neye ihtiyacım var? Chapter ID'ye ihtiyacım var ve bunun da türünün string olduğunu söylüyorum. Daha sonra hemen bu arkadaşları gelelim buraya teker teker ekleyelim. Evet. Şöyle video props, yukarıdaki 3 arkadaşı, bunları böyle ekledik. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar image formumuza bakalım ve buradan yine kopya çekelim. Şu arkadaşa çok fazla ihtiyacımız yok ama burada bunu kullanırken form state de kullanmışız. O yüzden dolayı şu arkadaşı öncelikle gelip kopyalayayım ve buraya ekleyeyim ve buna use state'ten aldığını söyleyebilirim. Ya zorunlu olmadığı için o yüzden dolayı bunu bu şekilde yapabiliriz ama sonra eklenmesi gerekiyor ama şimdi de en azından kişi chapter'ında bir şeyler oluşturmak isteyebilir. Yani bir yol haritası oluşturmak isteyebilir. O yüzden dolayı video zorunlu olmamalı. Belli bir zaman sonra kontrolünü gerekirse yaptırabilmeliyiz. O yüzden dolayı bu şekilde söyleyeceğim. Tekrar geliyorum. Şuradaki şu arkadaşların tamamına yine aynı şekilde ihtiyacım var. Bunları teker teker bakarak gidelim. Şimdi burada kurs ID vesaire diyor. Biz burada chapters'ımızın ile ilgili bir API'miz var zaten ve bunun içine ekleyeceğiz zaten. Tekrar gelelim, burada diyelim ki chapters. Evet, buraya diyeceğim ki chapter ID diyerek bunu da burada söyleyeceğim. Success işte chapter video is changed, tamam, şöyle yazsın. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim tasarım bölümümüze. Burada atladığım herhangi bir şey var mı? Şu an için yok gibi. Şimdi gelelim tasarım bölümümüze. Aynı şekilde image formun tamamını gelip kopyalayacağım.
Burada birazcık fazla uğraşmamız gerekebilir. Şöyle bir bakalım. Gerçi fazla uğraşacak pek bir şey yok. Şurada images değil video yazsın. Yukarıdan aşağı atlamadan gidelim. Cancel. Add an image diyor. Add a video. Ve şurada image URL değil. Ops, video URL olması gerekiyor. Ve burada da yine aynı şekilde video URL olması gerekiyor. Edit video diyerek bunu da bu şekilde yazalım. Sonra tekrar gelelim, burada video diye yazalım. Evet, bunları unutmayalım. Image ikon değil, burada video ikon olsun. Tekrar gelelim. Burada image ile ilgili bir gösterim var. Normalde resmi gösteriyor. Biz burada resmi değil, videoyu göstereceğimiz için burada kullanacağımız şeyin ismi Max Player. Şöyle ben yine direkt yazacağım. Şöyle Max Player, Playback ID, Initial Data, Max Data, bu şekilde verileri yapmamız gerekiyor. Tabi bir de Max Player'in bir kütüphanesi olmak zorunda. Bu yüklemiş olduğumuz kütüphanelerden bir tanesi yine aynı şekilde buraya gelip eklemem gerekiyor. Şöyle hemen bakalım. Evet, şu React olan olması gerekiyormuş. Şu arkadaşın kütüphanesine eklemem gerekiyormuş. Şunu zaten burada yine örnek bir şekilde var. Bunu geleceğim, ne yapacağım? Aynı şekilde buraya ekleyeceğim. Tamam. Şimdi gelelim, bu arkadaş bir tasarımsal olarak çalışıyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Bunu görmeye çalışalım. Tabii ki biz daha şu an bu arkadaşı buraya eklemedik. Hemen gelelim, burada chapter ID'mizin içine page'e. Şu arkadaştan burası call span ya. Şu call span birden bir tane daha kopyalayayım. Yan tarafına ekleyeceğim dediğim gibi. Şu fazlalıkları buradan temizleyelim. Chapter. Evet, şunları temizleyelim. Bunun ismi neydi? Chapter video form diyeceğim. Şöyle bakalım. Div class name nerede? Page.tsx bir yerde diyor bir hata yaptın diyor. Yani şu. Evet, düzelmiyor bazen. Evet, şu şekilde video alanımız geldi. Add dediğimiz zaman şu şekilde geldi. Şimdi burada choose file 4 MB diyor. Görmüş olduğumuz gibi biz burayı hiç düzeltmemişiz. Hemen şöyle tekrar aşağı doğru ineyim. Nerede kalmıştım acaba ben? Bunları vesaire düzelttim. Evet, sadece şu son arkadaşı düzeltmemişim sanırım. Max Player'ı ekledik sonuçta. Evet, sadece bu arkadaşı düzenlememişiz. Bu arkadaşa tekrar geleyim. Diyeyim ki kurs video. Daha sonra URL image URL değil. Burada video URL yazması gerekiyor. Başka bir şey ekleyeceğim mi? Şöyle bakalım buraya. 128 GB şeklinde düzeldi. Tamam. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi artık ne yapacağız? API'mizi yazarak bu işlemi tamamlamamız gerekiyor. Şimdi burada eksik bir şey kalmadı sanırım. Şu image formu kapatayım. Rota nerenin rotası? Şöyle bir bakalım. Evet, şurada şöyle bir ifade bırakmıştım hatırlarsanız. Chapter ID. Biz buraya artık geleceğiz. Ne yapacağız? Şartlarımızı yazacağız. Şimdi biz Max Data'da şu şekilde bir key vesaire oluşturduk. Bizim bu key ve şeyleri kullanabilmemiz için burada bir tanımlama yapmam gerekiyor. Ben daha önceden tanımlamasını yaptığım için kopyala yapıştır yapacağım şu an direkt. Şöyle geleyim. Evet, şuraya direkt bu arkadaşı yazacağım ve bu arkadaşın da şöyle bir kütüphanesi var. Bunu aynı şekilde zaten buraya da bakarsanız yine aynı şekilde görebilirsiniz. Bizim buradaki environment dosyasında ismi ne yazıyorsa yine aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi ben bu arkadaşla birazcık dediğim gibi fazla uğraştığım için sizde de benzer şekilde hatalar alabileceğinizi düşündüğüm için o yüzden dolayı bu arkadaşı yaparken olabildiğince console.log yazarak gideceğim. Ve console.log'ları siz de isterseniz bir hata alırsanız aynı şekilde aynı yerlere console.log yazın ki hatayı bulmanız en azından basit bir yol olsun. Copilot'la, GitHub Copilot'la ya da ChatGPT ile hızlı bir şekilde en azından bu hatayı çözebilirsiniz. Şimdi bunları dediğim gibi bu şekilde geldim ekledim. Sonra tekrar gelelim aşağı doğru. Şimdi biz normalde dediğim gibi burada bu işlemi yapacağız. Şimdi mantıken benim şunu söylemem gerekiyor. Bizim API'miz aynı. Tamam, okey. Diyeceğiz ki eğer ki sana gönderilen değerler arasında bir video URL varsa, evet, şu şekilde, o zaman sen bana buradaki işlemleri yapacaksın diyeceğim. İlk başta ben direkt şunu gelip kopyalayacağım. Diyeceğim ki console.log
page işte values.video URL. Neden yazdırıyorum bunu? Yapmış olduğum işlemleri takip edebilmek için yapıyorum. Daha sonra benim bu verim var mı yok mu bunun bir kontrolünü yapmam gerekiyor. Hemen şu şekilde diyeceğim ki const exciting şöyle kopyalayalım, eşittir await prisma db nokta max data nokta find first. Diyeceğim ki ben burada süslü parantez word chapter id eşittir params'tan gelen chapter id'ye ait bir tanesi verim var mı yok mu? Sen bana önce bunu bir kontrol et diyeceğim. Eğer ki bu chapter id'ye karşılık bir veri varsa o zaman benim eski veriyi silip yenisini eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki if exciting max data eğer ki varsa ilk başta sileceğiz. Await bu arkadaşı silebilmek için burada yukarıda tanımlamış olduğumuz max video daha sonra video nokta assets nokta delete. Bunları nereden buldum derseniz bunları ben şuradaki şu arkadaş var ya bunların teker teker girdim. Buradaki değerleri okuyarak bulmaya çalıştım açıkçası. Çözemediğim yerde de ChatGPT'ye kopyala söyledim. Onlar bana çözdü zaten. Şöyle tekrar değerlerimize bakacak olursak. Mesela burada mark delete değerinin içindeyiz. Burada video asset deleted yazıyor. Zaten bu ismi tamamen burada buldum. Deleted çalışmadı. D'yi sildim. Bu şekilde çözdüm. Dokümantasyonda da açıkçası bulamadım. O yüzden dolayı kendim deneme yanılma yöntemiyle bunu bu şekilde bulmuş oldum. Daha sonra tekrar geliyorum. Parantez açacağım. Daha sonra burada diyeceğim ki exciting max data'nın içindeki asset id'yi sileceğimi söyleyeceğim. Daha sonra await prisma db artık veri tabanında bu işlemi ne yapacağım? Tek tek düzelteceğim. Delete süslü parantez. Burada diyeceğim ki word id exciting max data nokta id diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz artık bilmiyorum. Yani şey olarak. Şimdi normalde buradaki bu max data'nın bazen bazı şeyleri değişebiliyor işte. Mesela Next.js 13'te farklı, 14'te farklı olabiliyor ya da illa Next.js için değil. Kendi içlerinde bir güncelleme yapabiliyorlar. O yüzden dolayı muhakkak yapmanız gereken şey bence bu şekilde console.log'lar yazıp kendi hatalarını düzeltmek olacak. Çünkü ben dokümantasyonlara vesaire baktığımda 6-7 ay önce farklı bir şekilde bu işlemlerin yapılmış olduğunu görüyorum. Şu an farklı bir şekilde yapılmış olduğunu görüyorum. O yüzden dolayı bunu yaparken dediğim gibi console.log'lar kullanmanızı öneririm. Hemen tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const asset diyeceğim ve eşittir await max video asset diyeceğim. Create diyeceğim. Bu arkadaşı da yine şuraya zaten bakacak olursak yine aynısı. Aynı şekilde dokümantasyonda şöyle tekrar gelip bakalım. Created yine bu şekilde buldum. Aynı şekilde ne yapacağım? Bu işlemi yapacağım. Daha sonra tekrar parantez. Burada gönderilen değerlere bakmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bakalım burada. Bakın şurada playback IDs diye bir özellik var. ID var. Şimdi normalde benim burada bir video için şey göndermem gerekiyor. Şöyle bakayım nerede göremedim şu an. Input. Evet. Bu şöyle tekrar geri gelelim. Ready'ye bakalım. Evet burada görmedim sanırım. Şurada herhalde bulmuştum. Create asset. Burada görmüş olduğumuz gibi input ve içinde bir URL olduğunu görüyoruz. O yüzden dolayı biz buna bir veri göndermemiz gerekiyor. Ben bunu gönderirken de şu şekilde yaptım. Hatta kopyalayacağım yine aynı şekilde. Evet şunu şöyle gelip yazalım. Evet şimdi burada smart diye bir özellik var. Görmüş olduğumuz gibi burası normalde smart değil base'di galiba. Şöyle tekrar gelip bakalım. Smart çalıştığı için ben de o yüzden dolayı smart'ı çalıştırdım. Şöyle tekrar gelip bakalım. Video, asset. Olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince yerlerini göstermeye çalışıyorum. Şu an şu ikisi mesela benim yüklemiş olduğum videolar. Hatta 3'ü 4'ü. Şöyle bakalım tekrar. Neredeydi bu arkadaşlar? Get diyeyim şöyle. Yok burası getirme yeri. Evet şöyle tekrar bakalım.
Burada şunlardan birinde şu encoding tier diye bir özellik var, bakın. Burada smart yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi sizde baseline vesaire de yazıyor olabilir. Buradaki dokümantasyonlara baktığımızda da bakın smart ya da baseline olduğunu söylüyor. O yüzden dolayı biz de ne yapacağız? Bu iki değere bakarak duruma göre değiştirerek yapacağız. Bendeki değer şu an smartmış. Belki sizde baseline'dır. O yüzden dolayı bunu aynı şekilde güncellemeniz gerekiyor. Sonra bu arkadaşlarla işiniz bittiği zaman bu işlemi yaptım mı yapmadım mı bunun kontrolünü yapmak zorunda kaldım. O yüzden dolayı yine console.log yazıp buradaki bu arkadaşı yazdırdım ki bir hata alıyor muyum almıyor muyum bunu takibini yaparak bu işlemi çözmeye çalıştım. Sonra tekrar aşağı doğru geliyorum. Diyeceğim ki await prisma.db.maxdata.create. Artık buradaki tüm işlemlerin bittiğine göre bana ne yapacak? Veri tabanına bir güncelleme işlemi yapacak. Diyeceğiz ki chapter id params'tan gelen chapter id ise virgül asset id eşittir asset'ten gelen id ise ve playback id asset'ten gelen playback id'sin içindeki bu bir dizi çünkü ilk değerin id'si şeklinde bir ekleme yaptıracağımı söylüyor. Şimdi gelelim artık bu arkadaşı bir test edelim. Zaten URL'imiz vesaire her şeyimiz okey. Add new video diyorum. Choose file diyorum. Şuradan herhangi bir video seçeceğim. Evet, yüklenmesini birazcık bekleyeceğiz. Videolar istiyorsanız Pixabay'dan indirebilirsiniz. Telifsiz videolar vardır zaten ücretsiz bir şekilde. Ben orada indirdim 4-5 tane video. Olabildiğince düşük megabaytla indirmeye çalıştım ki hızlı yüklensin diye. O yüzden test sürecinde sizin de aynı şekilde yapmanızı öneririm. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi yükleme işlemi başarılı. Bekliyoruz bakalım. Şu an API'mize de bakın istek attı. Daha sonra bakın success dedi ve burada da yapmış olduğum işlemlerin bakın sırasıyla bana teker teker yazdı. En azından buradan işlemleri takip edebilirsiniz. Mesela şu an görmüş olduğumuz gibi veriyi vesaire buldu. Buraya kaydetti. Şimdi şu an görmüş olduğumuz gibi burada bu şekilde bir yazı yazdı. Problem değil. Sayfamızı yenilediğimiz zaman düzeliyor bu arkadaş. Böyle yaptığımız zaman videomuz otomatik olarak gelecektir ve şurada Max'ın bir de neyi var? Paralı sürüm kullanmadığımız için reklamı var ama videomuz burada görmüş olduğumuz gibi oynuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında gelelim buradaki arkadaşlara. Chapter bölümünün şöyle veri tabanını yeniliyorum. Video URL'im otomatik olarak buraya ekliyor. Max Data'ya geldiğim zaman da burayı da tekrar yenilediğim zaman görmüş olduğumuz gibi burada chapter'ımın bilgilerini playback id'mi, chapter id'mi, asset id'mi burada bu şekilde görebiliyorum. Yeni bir video eklediğim zaman da bu arkadaşları silip aynı şekilde ekliyor. Ben zaten daha önce dediğim gibi test ettim, bir sıkıntı yok. Siz de aynı şekilde test edip yeniden yapabilirsiniz. Uzatmak istemiyorum şu an. Video formu da bu şekilde halletmiş olduk. Şuradaki şu arkadaşın sadece yazısını değiştirip daha sonra diğer bölümümüze devam edeceğiz. Hemen şu arkadaşımı şöyle gelip bulayım. Daha doğrusu bu sayfa page sayfasındaydı. Customize your şöyle diyelim chapter detail diyelim ve şurada ya da video ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Video ikon diyerek şu ikonu şöyle ekleyeyim. Evet, bu şekilde olsun. Şurada bizde normalde nasıl ikonlar duruyordu, bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Neyse, kapattık. Video ikonu vesaire ayarlamış olmamız gerekiyor. Tamam. Evet, bu bölümü de bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi ilk başta chapter'ımızı yayınlama işlemimizi yapmamız gerekiyor. Chapter'ımızı yayınladıktan sonra kursumuzu aynı şekilde yayınlama ya da silme işlemleriyle devam edeceğiz. Şimdi biz bu işlemleri yaparken öncelikle bir tane alert diyalog kullanacağım. Yani bir modal işlemi yapacağım ve bu modalımla birlikte karşıdaki kişiye emin misin değil misin diye soracağım ve duruma göre bu işlemi yaptıracağım. Hemen yine buradaki bu arkadaşı kullanacağım. Zaten alert diyalogu daha önce yüklemiştik. Şimdi tekrar geliyorum. Bunu daha rahat kullanabilmek için şuraya hemen geliyorum. Bir tane modal.tsx diyeceğim. Rafce diyeceğim. Ve bu arkadaşı ilk başta hazırlayacağım. Şimdi aslına bakarsanız şuradaki şeyin hepsinin aynısı. Direkt kopyala yapıştır da yapabiliriz ama ben direkt kendim teker teker kopyala yapıştır yapacağım ve kendim düzenleyeceğim. Şöyle geleyim, şöyle yazayım. Şunun ismini değiştireyim. Modal
İşte belki birden fazla modal yapabiliriz. O yüzden confirm modalı yapalım. Yani emin misin değil misin soruları için bunu yine kullanacağımızı varsayalım. Buradaki şu arkadaşın tamamını gelip kopyalayayım. Ve şuraya yapıştırayım. Şimdi şöyle yukarıdan aşağı bakalım. Şimdi burada normalde bir tane buton var. Ve diyor ki işte bu butona tıklandıktan sonra işte yani şöyle göstermem gerekirse butona tıklandıktan sonra açılıyor kapanıyor. Şimdi ben burada yapacağım şey de şunu isteyebilirim yani illa burada bir buton olması gerekmiyor. Burada trigger'ıma ben başka bir şey yazmak isteyebilirim. Hatta her sayfada farklı bir şey yazmak isteyebilirim. O yüzden biz buraya children diyelim ve confirm modalın children özelliği olsun ki biz direkt ne yapalım? Evet şöyle children özelliği olsun ki rahat bir şekilde değiştirebilirim. Daha sonra are you sure diyelim. Emin misin silmek istediğinden. Daha sonra şu ilk satırı kalsın gerisini silelim. Sonra cancel dediğimiz zaman zaten buraya bastığımız zaman kapanıyor. Continue için de benim buraya bir işlem yaptırmam gerekiyor. O yüzden dolayı ben buranın on click eventine on confirm diyeceğim. Ve bu arkadaşları biz dışarıdan alacağımız için hemen interface ekliyorum bir tane. Confirm modal props üstü parantez children react react node şöyle yazalım. React'ın kütüphanesi olması gerekiyor sanırım. Evet şunu ekleyelim. Sıkıntı yaratmasın. Sonra tekrar gelelim. Burada diğer özelliğimiz neydi? On confirm. Evet doğru yazmamız gerekiyor iki tarafta da. Evet. On confirm. Daha sonra tekrar gelelim burada. Parantez. Yani iki tarafta da aynı olması gerekiyor. Doğru derken kastettiğim oydu. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu şekilde yazıyor. Daha sonra tekrar buradaki bu arkadaşları hemen burada tanımlıyorum ve hangi sayfada kullanmak istersem artık ne diyeceğim? Confirm modalın bu props'larını girerek kullanabileceğim. Buraya kadar okey. Şimdi bunun dışında benim şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Bir tane daha işlem. Şimdi normalde benim şurada yukarı tarafta bir tane işte kurs yayınlamaya elverişli mi değil mi? İşte bir hata mesajı ya da yayınlandıktan sonra bir success mesajı gibi mesajlar göndermem gerekiyor. Şimdi normalde bizim complete'de all fields'da 3'te 3 yazıyor. Yani 3 tane alanın 3'ünü de tamamlamışız. Ama mesela burası 3'te 2 olduğu zaman ne olması gerekiyor? Demesi gerekiyor ki işte kurs yayınlamanız için adımları tamamlamanız gerekiyor gibi bir şeyler yazması gerekiyor. Bunun için yeniden komponent klasörüme geleceğim. Şöyle banner.tsx diyeceğim ve rafc diyeceğim. Şimdi bize burada en kolay şey yapacak olanlardan bir tanesi batge olur diye düşünüyorum ve bu batgeyi bakarak birazcık kopyalayacağız. Şimdi normalde Batge'de görmüş olduğumuz gibi varyantlar gibi çeşitli özellikler var ve ben bu varyantları istediğim doğrultuda kullanabiliyorum. Şimdi biz de aynı mantıkla bu varyantlar gibi kendi varyantlarımızı yazalım ve aynı şekilde işte göster gizli işlemini yapalım. Hatta yan taraflarına birer ikon vesaire bir şeyler de ekleyebiliriz. Şimdi ilk başta şu yukarıdaki şu üç kütüphaneyi direkt şöyle şurayla değiştireyim. Sonra burada şu varyantı alayım. Buraya yapıştırayım ve sonra kendime göre bu arkadaşı birazcık düzeltelim. Şimdi bizim bir batge gibi yapmayacağımız için buraya sadece bir tane border ekleyelim. Daha sonra text center flex bir de item center diyeceğim. Daha sonra bir de v full diyeyim hadi. Bu kadar olsun. Başka bir şeyler eklemek istersem duruma göre daha sonra eklerim. Burada görmüş olduğumuz gibi 3 tane 4 tane varyantımız var. Biz bu varyantlardan şöyle default olanı kalsın. Bir tane de my.batge diye bir varyantımız varmış. Evet bunların ikisini değiştirelim. Hatta şey de yapabiliriz. Fark etmez. Şöyle yapalım biz en iyisi. Buna warning diyelim. Buna da success diyelim. Ve daha sonra bizim standart olarak başlangıçtaki şeyimizin de warning olduğunu söyleyelim. Şimdi warning'de genellikle sarıya yakın bir ton kullanılır. Burada pek fazla kodlarım gelmiyor. Şöyle yapsak. Evet şuraya tekrar geleyim. Burayı sileceğim. Yani buradan oraya taşıyacağım daha doğrusu. BG yellow şu 300 güzel durabilir gibi geliyor. Daha sonra bu arkadaşa bir tane border yellow 100 diyelim. Şöyle açık bir şey olsun. Daha sonra text'ine de şimdi açık sarı koyu sarı üstünde güzel olur mu emin olamadım. Ya da koyu sarının üzerinde açık sarı.
görünmeyebilir de çok, ya da şöyle bir bakalım. Text yellow. Evet şöyle. Evet, turuncuya yakın bir şeylere gidiyor aslında. Şu 700 sanırım güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle direkt şu arkadaşı şöyle gelip keseceğim. Buradaki şu banner'ıma ekleyeceğim. Evet. Warning'ime ekleyeceğim. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde bir de success için aynısını yapacağım. Success çift S ile. Şu arkadaştan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Sanırım burada ya da green yazarsam yani aşağı yukarı benzeyeceklerdir diye düşünüyorum. Daha sonra tasarımı beğenmezsek buradan değiştiririz. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra tekrar gelelim şöyle Batgem'imize bakalım. Batgem'imizde şu şekilde bir variant of'la bu arkadaşlar bir şeyi söylemişler. Biz de yine aynı şekilde gelelim. Bu arkadaşa hemen şuraya export interface Batge props değil. Burada şunun ismini de değiştirelim bu arada. Banner variant yazalım. Bu arkadaşın propsları vesaire bir şeyleri olacak yine. Aynı şekilde şöyle diyelim biz buraya. Banner props diyelim. Buranın ismi bu olsun. Extend böyle devam etsin. Variant props diyor ve variant props'una da benim yukarıdaki banner varyantımı ekleyeceğimi söylüyorum. Daha sonra tekrar gelelim. Şuradaki şu parantezin içine bir de label yazayım. Ve bu değeri de yine aynı şekilde kullanıcıya girdirelim. Label string. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar geliyorum hemen burada. Bir tane const yazacağım. Yazacağım bu const'da ben ikonlarımı tanımlayacağım. Diyelim ki şöyle ikon map diyelim. Eşittir. Süslü parantez. Warning için bir tane ikonum olsun. Alert Georgial Lookit ikon olsun. Virgül success için tekrar check ikon check ikon olsun. İşte bu şekilde söyleyelim. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim hemen şu yukarıda yazmış olduğumuz props'larla birlikte bu arkadaşları söyleyelim. Şöyle 2 nokta banner props. Bakalım bunun içine neler gelecek. Label'ımız geldi. Evet, bir de varyantımızı şu şekilde ekliyoruz. Buraya kadar tamam. Sonra hemen şuraya geliyorum. Diyeceğim ki const ikon eşittir ikon map. Eğer ki variant ya da warning diyerek ben bunu bu şekilde söyleyeceğim. Yani default olarak warning'in olduğunu söylemiş olacağım. Sonra buradaki tasarımımıza gelecek olursak burada ben artık şöyle ikon diyerek bu arkadaşı kullanabiliyorum. Ve class name özelliğine diyeceğim ki işte H5 V5 margin right 3 2 bir şeyler diyeceğim. 2 diyelim. Ve daha sonra bu arkadaşı kapatalım ve yanına da yazmış olduğumuz label'ı ekleyelim. Daha sonra bu arkadaşların yan yana olmasını vesaire bir şeyler istiyorum. Aslında bakarsanız zaten burada bizim bir banner varyantımız var. Direkt aslında biz burada bu tasarımı söylememiz daha mantıklı olacak. O yüzden tekrar şöyle geliyorum. CN kütüphanesiyle birlikte yani şeyle birlikte banner variant tekrar parantez süslü parantez varyant diyeceğim. Bakalım şimdi birazdan bu arkadaşı bir test ederiz. Ne oldu ne bitti görürüz. Yani biz ne yaptık buradaki bu tasarımımızı aynı şekilde yedirdik. Eğer warning ise bu gelecek, success ise bu gelecek şeklinde ayarladık. Evet, buraya kadar tamam. Modalımı kaydetmemişim sanırım. Modalımı da kaydedelim. Bunların ikisi okey. Şimdi gelelim bu sayfa için tasarım işlemlerimizi yapmaya. Şimdi normalde bizim şöyle bakalım nerede? Dashboard, component, yok rotalar, teacher, kurs ID, chapter. Evet, chapter ID'nin içinde bizim şuradaki page sayfamıza ufaktan bir ekleme yapabiliriz. Şimdi bizim sayfamızda görmüş olduğumuz gibi şu şekilde back to course gibi bölümlerimiz vesaire var. Buranın üstüne ya da altına duruma göre bakarız. Öncesinde Chapter Action diye bir bölüm ekleyelim. Bu eklemiş olduğumuz bölümle birlikte kursu yayınlama işlemleri gibi bölümleri gelip bu arkadaşın içine yazalım ve daha sonra burada bu sayfada çağıralım. Chapter Action.tsx diyelim, rafce diyeyim ve şu şekilde yazmaya başlayayım.
Şimdi bu arkadaşın yine bazı değerleri alması gerekiyor. Şimdi biz normalde page sayfasında zaten görmüş olduğumuz gibi chapter ID, işte kurs ID, data gibi çeşitli özelliklerimiz var. Bizim burada bir dataya artık ihtiyacımız yok. Bu sonuçta bir işlem yapacak. O yüzden dolayı biz burada buna göre değerler tanımlamalıyız. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki interface chapter action props diyelim. Evet, süslü parantez diyelim ki ilk değerin senin disabled olsun ve tipin boolean yapısında olsun. Daha sonra kurs ID, buna ihtiyacımız var her türlü. Daha sonra chapter ID, buna da ihtiyacımız var her türlü. Ve bir de is published diye bir değerimiz olsun. Bunu da bu şekilde tanımlayalım. Sonra tekrar gelelim. Burada hemen bu arkadaşları teker teker söylüyorum. Tamam. Şimdi şurada return'ün üstüne öncelikle çıkalım. Hemen burada ilk tanımlayacağım şey const router olsun. Diyelim ki use router next navigation kütüphanesiyle birlikte ekleyelim. Daha sonra const diğer arkadaşlardan aslında kopya çekebiliriz. Şöyle bir bakayım. Neyse, kendimiz yazalım. Durum eğer ki is loading ise ya da set is loading ise şeklinde bir use state yazalım ki duruma göre işlem yaparken ne yapacak bize? Gösterecek ya da gizleyecek. O yüzden dolayı biz bunu direkt söylüyoruz. Sonra bir tane const on click özelliği yazalım. Eşittir async parantez açayım. Şöyle, evet, bu şekilde söyleyelim. Daha sonra aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha yazayım. Bir de on delete işlemi olsun. Bunların içlerini daha sonra doldururuz. Şimdilik sadece yeri olsun. Şimdi bunu daha rahat görebilmemiz için aynı zamanda page sayfamızda da ekleyelim ki bir yandan görmeye çalışalım. Şöyle tekrar page sayfama geliyorum. Page sayfamda şöyle şu arkadaşın üstüne bir ekleyelim. Daha sonra olmazsa yerini değiştiririz. Diyelim ki chapter is published diye bizim burada bir özelliğimiz var. Eğer ki bu değilse, publish olmamışsa, o zaman bana ne yapacak? Burada bu arkadaşları getirecek. Getirirken de banner'la birlikte getirsin. Banner'ı getirsin önce. Daha sonra banner dışında banner'ın altına ya da üstüne bir yere yine aynı şekilde yerini duruma göre ayarlarız. Şimdi banner'la bizim normalde ne yapmamız gerekiyor? Durumunu söylememiz gerekiyor. Yani en azından durumunu hızlı bir şekilde takip edebilmemiz için. Banner'ın kütüphanesine aynı şekilde gelip ekliyorum. Evet, şöyle yapalım. Evet, bir sıkıntımız var gibi. Burada parantez sıkıntısına benziyor aslında. Bakalım şöyle tekrar. Banner'ın kütüphanesi geldi. Çok anlamadım açıkçası. Şöyle yapacağım. Şu arkadaşı yeniden sileceğim. Şeyden dolayı. Tamam, dur. Şimdi biz burada P4'ün içine yazarsam bunu sıkıntı yaratmayacaktır bana gördüğümüz gibi. Ama birden fazla değer bir şeyler tanımladığım için bunları o yüzden dolayı şu şekilde yazmam gerekiyor. Tekrar geliyorum buraya. Eğer ki chapter nokta is published değilse o zaman vv parantez aç kapatıp buraya tasarımını söylemem gerekiyor. Ben zaten daha önce bir banner hazırladığım için direkt bu banner'ı burada söyleyeceğim. Diyoruz ki publish değilse, yani ne demek bu? Yayında olmadığı için warning'i kullanabilirim demek oluyor bu. Label özelliğine diyelim ki işte this chapter is unpublished. Tamam. Böyle bir şeyler işte. Daha sonra tekrar gelelim variant özelliğine. Şöyle burada da warning'i seçelim. Bakalım ne olacak. Evet, kursumuz normalde yayında değil ama bir şeylerinde geliyor olması gerekiyor. Bakalım yanlış yere yazmadıysa chapter ID. Emin olmak için şöyle yapacağım hemen.
Şuraya şöyle bir ASD bir şeyler yazayım. Evet. Şöyle tekrar sayfamı yenileyelim. Ops. ASD. Evet, test. Evet, test defe burada yazdığına göre bu arkadaş ya gözükmüyor ya da sığmadı. Hemen şöyle, evet, sayfam şey atıyor. Şöyle sağ tıklayayım, inceleyeyim. Evet, şöyle tekrar gelelim test efe'ye. Sağ tıklayayım, inceleyeyim. Evet, bunun üstünde şurada bir alanımız var gibi gözüküyor. Evet, bu alan bu alan. Diğer taraf hiç gözükmedi bile. Şöyle hemen şöyle yapalım. Published değilse tekrar şöyle tekrar geleyim bakalım. Evet, şu an bu şekilde geldi. Şimdi chapter is published'sa diyor, biz bunu publish etmedik diye biliyorum, yani şöyle bir gelip bakalım. Evet, ben buradaki değerleri oynarken herhalde publish şu is free özellikleriyle oynarken bunu ben şey yapmışım, o yüzden dolayı gelmiyor. Bunu tekrar false olarak kaydedersem sıkıntı olmayacaktır. Tekrar şöyle gelelim. Evet, şunun tekrar ünlemini ekleyeyim, bana sıkıntı yaratmayacaktır. Evet, sayfam yenilendiği için bazen zaman zaman atıyor tarafa. Evet, chapter. Tamam, bir sıkıntı yok. Hemen şuradaki şu arkadaşı şuradan kaldırayım. Aynı zamanda bu arkadaşın birazcık tasarımını da düzeltsek daha güzel olacak. Banner'a geleyim. Bu arkadaşın tasarımının düzeltilmesi için bence en güzel yol bir padding eklemek. Padding 3. Evet. Bir de rounded. Evet, bunu burada yazamayacağım. Hemen şurada şunlardan bir yer bulayım. Orada yazıp daha sonra taşıyayım. Evet, diyelim ki rounded md. Başka ne ekleyebilirim? Text center. Tamam. Şunun ikisini geleyim alayım. Buradaki bu arkadaşa ekleyeyim. Daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Evet, sayfa gitti. Şöyle tekrar birine girelim. Evet, ortalığı olmadı aslında. Köşeleri büktü ama MD değil LG yapayım. Daha güzel olur en azından. Ya da X large gibi bir şeyler yapalım. Tamam. Evet, şu şekilde olsun. Tamam, ortalığı olmadı ama burası da idare eder. Sıkıntı yok. Hatta bunu konteynerden dışarı çıkartıp daha farklı bir şekilde de ekleyebiliriz ama çok da şey yapmamıza gerek yok bence. Şu an için bence güzel. Ya da tekrar ortalamayı en azından bir deneyeyim hemen şöyle. Text Center, Item Center, bir de Justify Center yazalım biz. En iyisi buraya ortalasın, olmazsa tekrar geleyim class name Justify Center. Evet, kötü durmasın. Evet, şöyle şu şekilde ortalı geldi. Evet, sayfam yenilendiği zaman otomatikman oraya atıyor ya da benim mouse'la ilgili bir sıkıntı var. Sıkıntı yok normalde. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi geldi. Evet, şuraya evet. Şuraya bir yere tıkladığım zaman gidiyor. Evet, burada şöyle bir tasarımsal bir sıkıntı var gibi. Şurada anladığım kadarıyla burası V full'de gibi bir şeyde kalıyor şurası. Ondan dolayı geri atıyormuş. Bunun tasarımını da tek bakıp düzeltmemiz gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelip bakayım. Ben buraya ne dedim? P4, V4, V full diyor burada. Şu V full'ü şuradan kaldırsam ne olur? Evet, hemen bakalım. V full. Evet, şuradan itibaren alıyor. O yüzden hoş olmuyor. Flex. Şöyle yapalım. Şu V full'ü şuraya alayım. Class name. Buraya V full yazsak, bir de bunu deneyeyim, olmazsa o tasarıma daha sonra bakacağım. Evet, şu an küçük bir tasarım sorunu var
Anladığım kadarıyla şuraya aldı bastığım zaman bir V full atıyor. Buna daha sonra bakacağım. Şu andaki hiç şey yapmayalım. Kaldığımız yere devam edelim. Evet, bunu bu şekilde ekledik. Sonra hemen chapter action bölümümüzü ekleyeceğiz dedik. Hemen aynı şekilde gelelim bu sayfamızda müsait bulduğumuz bir yere chapter action bölümünü ekleyelim. Normalde kurs yayınlama işlemleri, chapter yayınlama işlemleri bunun altında olur diye düşünüyorum. O yüzden dolayı gelin bunu burada söyleyelim hemen. Diyelim ki chapter action ve bu arkadaşın değerlerini teker teker verelim. Chapter ID'si Params'tan gelen chapter ID. Daha sonra kurs ID'si kurstan gelen Params'tan gelen kurs ID. Daha sonra disabled özelliği. Biz bununla ilgili herhangi bir değer yazmamış olabiliriz. Bakalım, yazmamışız. Tamam, yazacağız şimdi. Başka is published özelliği. Bu da chapter'dan gelen is published'dan geleceğini söyleyelim. Şimdi bu disabled özelliğini için şöyle bakalım, yukarıda yazdım mı ya da daha yeni yazmadım değil mi? Buraya eklemedim. Şuraya tekrar geliyorum. Bir tane const is complete eşittir require fields nokta every boolean diyerek bunu söyleyeceğim. Daha sonra duruma göre bakalım, sıkıntı yaratırsa bakarız. Tekrar aşağı doğru inelim. Evet, bu arkadaşın içine geleyim. Is complete'i buraya ekleyelim. Evet, şu an nerede? Set is loading bölümünün olduğu yerde chapter action'da bir hata olduğunu söylüyor. Evet, bu arkadaşlarda yukarı hemen bir use silent yazarsam bu da düzelecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Virgül eklememişim buraya. Virgül ekleyelim. Evet, şöyle bakalım. Chapter action bölümümüz buraya geldi. Şimdi artık buranın tasarımını yapıp yayınlama işlemini yapacağız. Hemen gelelim şöyle aşağı doğru. Evet, şurada chapter action. Tamam. Şimdi biz buraya diyelim ki hemen şöyle flex item center. Evet, item center cap 2 diyelim. Tekrar gelelim. Bir tane ilk başta buraya tetiklemesi için bir tane buton ekleyelim. Daha doğrusu modal ekleyeceğiz. Bir modalın içine de buton ekleyeceğim. Şöyle yapalım hemen. Evet, şöyle gelelim. Confirm. Evet, neden çıkmadın? Evet, modalımıza şöyle bir bakalım. Confirm modal. Tamam. Evet, burada bir şuraya class name eklemişim. Unutmuşum. Tamam. Hemen şöyle tekrar gelelim. Confirm modal. Daha sonra evet, bu confirm modalın içine bir tane buton ekleyeceğim. Evet, şöyle buton. Ve bu butonun içinde de bir tane trash ikonu olsun silmek için. Yani emin misin değil misin sorusunda, o yüzden ne yapacağım? Burada kullanacağım. Class name ve şöyle yazalım. Diyelim ki H5V5 olsun ve bu butonun class name ya da şey yapalım, buton size diyelim buna. Size'ına SM, daha sonra disabled özelliğine de is loading'i ekleyelim. Evet, şu şekilde geldi. Confirm modal buton. Tamam, şu ikinci buton sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşın aynı zamanda bir de ne özelliği olması gerekiyor? Bir işlem özelliği olması gerekiyor. Confirm modalın on confirm özelliğine benim yukarıda yazmış olduğum on delete yazacağım ki silme işlemini gerçekleştirsin. Şu an on delete işlemiyle ilgili zaten buraya bir şey yazmadık. Birazdan yazacağız. Sonra gelelim buradaki diğer işlemimizi yapmaya, yani yayınlama işlemini yapmaya. Bu arkadaşın hatta rengini şöyle yapsak desek ki, ya da hiç uğraşmayalım. Ya da şunu diyebiliriz. Size, tamam. Variant. Şu arkadaşı söylersem kırmızıya dönecektir. Benim için yeterli.
Şimdi hemen buradaki butonun on click özelliğinden başlayalım. Diyelim ki yukarıda yazmış olduğumuz on click özelliği, daha sonra disabled özelliği için eşittir disabled ya da is loading olacak şekilde söyleyeceğim. Sonra varyantına secondary outline şunu söyleyelim bakalım. Daha sonra size özelliğine de yine küçük olduğunu söyleyelim. Ve içinde yazı olarak da şöyle olsun. Diyelim ki is published ise durum. O zaman bana unpublish, ama değilse de publish desin. Bunu da yukarıda şartını duruma göre yazarız. Güzel ama çok da güzel olmadı. Neden güzel olmadı? Birazcık boşluk vesaire bir şeyler eklemem gerekiyor bence. Gap 4 desek. Tamam, onu ayarlarız. Bir de bunun renginden dolayı güzel olmadı büyük bir ihtimal. Bunu ghost line default diyelim biz buna. Siyah olsun. Tamam, bu şekilde olsun. Hatta bunu şöyle ikisinin yerini değiştirsek, silme işlemi orada durursa. Tamam, yok fark etmez. Şöyle tekrar yapalım. Daha sonra bu arkadaşa bir de mt4 ekleyeyim. Tamam, şu şekilde olsun. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim bunlara silme ve ekleme işlemlerini yapmaya ve bunlarla ilgili API'ler yazmaya. İlk başta şu on click'te hemen şuna diyelim ki try catch diyeceğim. Ve ilk başta şu yukarıda tanımlamış olduğumuz set is loading true diyelim. Daha sonra eğer ki durum is published ise o zaman arkadaşım bana şu işlemi yapman gerekiyor. Hemen şu arama yerine geleceğim. Toast yazacağım ben şöyle. Toast.success yazsam çıkmadı. Toast. Evet, şu arkadaşlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayacağım. Çünkü yapacağım işlemler tam olarak zaten bu. Şöyle direkt şu try cage'i yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve kendime göre bunları düzelteyim. Hatta bana kolay olması açısından ben yan tarafta bir sekmede açıp kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle yapalım. Şimdi normalde ben burada yapacağım işlem şöyle olacak. Şu toast'u gelip şöyle direkt şuraya yapıştırayım. Bu toast'un kütüphanesini şöyle gelip yükleyeyim. Evet, Sonar değil. Hangisi olacak? Şu use toast olanı yükleyeceğim. Ve daha sonra await Axios post, yani şu const response ile ilgili yazmış olduğumuz şu başka bir yerin hapis hatırlarsanız, burada şuna hiç ihtiyacımız bile yok. Direkt işlemi yapabilir. Bir değişkene ihtiyacımız yok yani. Değişkende durabilir. Problem değil ama direkt işlemi yapsın. Diyelim ki işte API kurs ID, daha sonra attachment değil burası. Chapters, daha sonra bir de chapter ID diyerek bunu yazacağız ve buraya da diyeceğim ki unpublish diyeceğim. Bununla ilgili şu an için API'miz yok. API'lerimizi yazarken bunlara göre yazacağız. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Daha sonra burada işlemler bittikten sonra toast'la bunu is published ise buraya aynı şekilde söyleyecek. Ama else ise de yine ne yapacak? Buradakini yapacak. Hatta şuraya bir de şunu ekleyelim biz. Router nokta refresh diyelim ki sayfamızdaki verileri de yenilesin. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazalım. Else ise de yine aynı şekilde bu arkadaşın tersini yapması gerekiyor. Yani publish değil, unpublish değil, publish'e bir değer atması gerektiğini söyleyeceğim. Cache kısmında bir hata varsa yine aynı şekilde bana yazdırmasını istiyorum. Şöyle yine ben geleceğim, şu arkadaşı şöyle gelip yazacağım, kopyala yapıştır yapacağım. En sonunda da yine benim finally diyerek şu arkadaşı ne yapmam gerekiyor? False'a çekmem gerekiyor. O yüzden finally, evet, şuna false diyor. Bu şekilde olacak. Şimdi gelelim delete işlemine. Delete işlemi de yine buna benzer bir şekilde olacak. Şu try cage'i finally aslında yine aynı şekilde gelip kopyalayıp buraya yazayım ve burada değiştirelim. Şimdi normalde şunu da değiştirmemiş olabilirim. Önce şuna bakayım. Burada post işlemi yazıyor.
Ama biz burada mantıken bir güncelleme işlemi yapacağız. O yüzden dolayı biz buraya ne diyeceğiz? Axios page diyeceğiz. Ve await Axios'un kütüphanesi de yüklü değilmiş bu arada. Onu da görmüş olduk. Page. Evet, bunu kullanacağımı söylüyorum. Sonra tekrar gelelim hemen buradan on delete işlemini yazmaya. On delete işleminde Axios delete diyeceğim. Ve bu Axios on delete özelliğinde chapter ID ID'ye göre zaten silme işlemi yapacak. Chapter ID'ye göre. O yüzden dolayı başka eklemem gereken bir şey yok. Ve hatta value değeri vesaire bir şey de göndermiyoruz zaten. İhtiyacımız yok. Bu şekilde olacak. Success chapter is deleted desin. Ve daha sonra variant işte success okay. Daha sonra chapter'ı sildikten sonra kişiyi bir sayfaya yönlendirmesi gerekiyor. Hatta şöyle şu arkadaş dursun. Tekrar diyelim ki router nokta push. Evet şöyle. Evet burası değil, sayfaya yönlendireceği için yazmamız lazım. Teacher sayfasında, courses sayfasında kurs ID'ye yönlendir diyeceğim. Evet bu işlem başarılıysa bu şekilde olacak. Else ise bir hatalı bir durum varsa o zaman bana böyle bir işlem yapması gerekmiyor tabi. Evet şunu kaldıralım. Evet şurada bunu da kaldıralım. Tamam. Burası try. Cache'de bir hata varsa direkt bunu söyleyecek. Final'da yine bir hata varsa final'da da son olarak bunu false'a çevirecek. Evet buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi bunlarla ilgili API'mizi yazalım. Şimdi yazmış olduğumuz bu action'ların API'lerini yazalım. Şimdi normalde şuradaki şu teacher'ın başına öncelikle şu ifadeyi koyarak devam edeyim. Hemen root.ts'mize gelelim. Chapter'ımızın içindeki root.ts. Bizim burada daha önce bir güncelleme işlemimiz vardı. Yine aynı şekilde benim bir de delete işlemi yazmam gerekiyor. Şimdi şuradan şuraya kadar aynı şekilde bu arkadaşı kopyalayayım. Ve daha sonra function ismine delete diyelim. Sonra bana const user id out okey ve herhangi bir veri yakalamam gerekmiyor ama yine kontrollerimi yapmam gerekiyor. Şimdi şuraya kadar görmüş olduğumuz gibi işlemlerimizi kontrol ediyor ama buradan sonrasında şurada bir update işlemi var. Bizim update'lik bir işimiz olmadığı için biz bu arkadaşı buradan sileceğiz. Sildikten sonra yine şeyle ilgili bir kontrol yapmamız gerekiyor. Şu anlık dursun, orayı da hemen değiştireceğim zaten. İlk başta şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ben burada şimdi normalde biz burada şöyle geri alayım. Ne yapıyorduk? Update ediyorduk. Yine chapter ismini kullanalım. Bu sefer de eşsiz bir veri arayalım. Çünkü delete işlemi yapıyoruz. Bize eşsiz bir veri lazım ki biz o veriyi silebilelim. Hemen şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const chapter diyelim ve eşittir await prisma db nokta chapter nokta find unique diyelim. Daha sonra parantez süslü parantez, burada diyeceğim ki word tekrar süslü parantez id parametreden gelen chapter id virgül, daha sonra kurs id parametreden gelen kurs id diyerek bir eşsiz veri bulmaya çalışıyorum. Daha sonra bu eşsiz veriyi tabii ki bulamayabilirim. Bulamazsam bana o zaman bir hata mesajı söylesin. Şu arkadaşı şöyle aynı şekilde kopyalayayım ve diyelim ki chapter ve burada da not found desin ve hatta şuradaki status kodu da 404 diyebiliriz. Buraya kadar tamam. Şimdi burada values video URL diyor. Bizim value'larla bir ilgimiz yok. O yüzden buraya chapter video URL diyeceğim. Şimdi yukarı tarafta aslında yapmış olduğum bir hata var. Nasıl bir hata var? Ondan bahsedeyim size kısaca. Normalde bu hatayı fark etmezsiniz. Büyük bir ihtimal ihtiyacınız da olmayabilir. Ama güvenli bir sistem yazıyorsanız muhakkak bu tür şeyleri test etmeniz gerekiyor. Şimdi bizim normalde burada bir await max video asset delete diye bir bölümümüz var ve burada datayı siliyor. Yani videoyu silmeye çalışıyor. Şimdi ben şöyle bir şey oldu. Benim limitim dolduğunu zannettim. O yüzden dolayı verilerimi sildim. Tüm verilerimi sildiğim için de otomatikman buradaki verileri silememeye başladım. O ara fark ettim yani açıkçası. Şimdi eğer ki max video asset delete dedik ya, mesela örnek olarak söylüyoruz. Biz buradaki eğer veriyi sileceksek buradaki yapmamız gereken aslında işlem bir try cache işlemi uygulamak. Bu arkadaşı tekrar buraya eklemek. Cache'de herhangi bir şey yazmasına gerek yok.
Ama bu arkadaş burada bir şey yapsın ki, yani burada bir denesin ki hata vermesin kullanıcıya ve buradan sonra devam etsin. Ya da buraya tekrar ne denilebilir, işte continue diyerek devam ettirilebilir. Problem değil yani. Ama ya da işte buraya ne yazılır, işte console.log yazılır ya da başka bir şey söylenerek devam edilebilir. Sadece bunu ekstra bir şey olarak söylüyorum. Bunu da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Şu an tekrar biz şey bölümüne geri dönelim. Delete bölümüne geri dönelim. Delete bölümünde de bunu ekleyebiliriz ya da eklemeyebiliriz. Normalde yani şu an diğer tarafa eskiden kopya yaptım. O yüzden şu an tekrar uğraşmayacağım. Ama şuradaki şu arkadaş yeniden try cache almamız gerekiyor aslında. Hatta alalım ya da olmazsa şöyle bir bakalım öncelikle. Buranın ismi chapter video URL yaptık. Şu console.log'a şu an burada ihtiyacımız yok. Yine aynı şekilde bizim verimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Verilerimizi kontrol etmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Sonra yine aynı şekilde işte burada şeyimiz var ve burada delete işlemimiz var. Zaten delete işlemi yapıyoruz aslında biz. Delete işlemi yaptığımız için de yani Max Data'daki video asset'teki şeydeki, yani bizim kullanmış olduğumuz şeydeki bunu bu şekilde yazarak ne yapabiliriz? Sorun yaratmadan kullanabiliriz. Daha sonra evet Prisma DB Max Delete diyor. Tamam, bu silme işlemi de tamam. Burada const asset vesaire bir şeyler diyor. Bunlar zaten ekleme işlemleri. Benim bunlarla işimin olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle tekrar bakalım nereye kadar sileceğimi şöyle bir kestireyim. Şurası silme işlemi, zaten başka aslına bakarsanız burada bir şey eklemem gerekmiyor. Ben buranın dışına tekrar çıkayım. Yeniden bir tane const deleted chapter diyelim ve eşittir await prisma db chapter nokta delete ve daha sonra var id nokta parametreden gelen chapter id diyerek bu arkadaşı sileceğim. Burada zaten ne yaptık? Verileri sildik, max data'yı sildik ama şimdi burada da artık chapter'ımızı sildik. Chapter'ımızı sildikten sonra şimdi bu chapter'da hiç aktif olma, yani şimdi şöyle yapalım. Şuradan şimdi geri geleyim tekrar. Şimdi bu farz edelim ki bu chapter'da sadece 2 tane bölüm var şu an bende. Diyelim ki bu chapter'lardan ikisi de görmüş olduğumuz gibi publish edilmemiş. O zaman kursun da publish edilmemesi lazım. Yani benim sildiğim içerik mantıken ne olabilir? Public, yani herkesin görebildiği bir içerik olabilir. O yüzden dolayı publish edilmediyse eğer otomatik olarak bana sıkıntı yaratacaktır. Şurada şöyle bir hatamın olduğunu söylüyor. Şöyle bir bakayım. Upstream image file. Evet, bir şey ben veri tabanını silmiştim büyük bir ihtimal resimde. Ondan kaynaklı şu an resmi göremediğini söylüyor. Sizlik bir sıkıntı değil bu. Tekrar resim olayını düzelteceğim zaten. Tamam. Şimdi gelelim tekrar buradaki işimize. Hatta resimsizlerden bir tanesiyle işlem yapayım ben. Şöyle tekrar geleyim. Resim geliyor ama veri tabanında bulamadığı için problem oluyor. Live stream'de bulamadığı için problem oluyor. Pardon, uploading'de yanlış söyledim. Uploading'de bulamadığı için problem oluyor. Normalde resim var ama cache'lerden şu an büyük bir ihtimal gözüküyor. Resimleri güncellediğim zaman otomatikman sıkıntı kalmayacaktır. Ya da bunlar için de tekrar try cache'ler vesaire kullanarak kullanıcıya olabildiğince az hata mesajı göstermek gerekir. Şimdi gelelim buradaki silme işlemimize. Tamam, deleted chapter dedik. Dediğimiz gibi bir problemimiz olabilir. Const published chapter diyelim eşittir await prisma db nokta chapter nokta find many. Bana diyeceğim ki arkadaşım şu verileri getireceksin. Getirirken ben buna göre kontrol yapacağım. Eğer hiçbir şey aktif değilse, hiçbir şey bende publish edilmediyse o zaman ben ne yapacağım? Kursumu da pasife alacağım için bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra hemen bunu yazmış olduğumuz bu değerle birlikte bu arkadaşı kontrol edeceğiz. Diyeceğiz ki published chapter nokta length diyelim. Yani değer sıfırsa, hiçbir şey yoksa o zaman arkadaşım bana silme işlemi yapacaksın. Silme işleminde await prisma db nokta kurs nokta update var
ID'si parametreden gelen kurs ID virgül datası da bu arkadaşın is published false olarak güncelle ki kullanıcılar bu kursu göremesin şeklinde bir ayar yapmamız gerekiyor. En son olarak burada da chapter değil artık benim deleted chapter diyerek bu verileri döndürmüş olmam gerekiyor. Şimdi zaten biz buranın API'ni yazmıştık. Buna bastığım zaman continue dediğim zaman bir hata yoksa bana bu arkadaşı silmesi gerekiyor. Bakalım ne oldu ne bitti. Evet şu continue'larla ilgili demek ki bir sıkıntı olmuş. Bu arkadaşları continue değil de hiçbir şey demesem de olur yani. Ya da console.log falan bir şeyler atabiliriz buraya, problem değil. Normalde continue kullanılıyor diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Diğer dillerle karıştırmış olabilirim. Şöyle ikisini silelim. Evet, bir de şurada ben noktalı virgül hatası yapmışım. Hep yapıyorum bu hatayı. Buralarda noktalı virgül kullanılmaz normalde ama işte el alışkanlığı bazen atıyoruz. Oluyor. Virgül kullanabiliyoruz buralarda sadece o yüzden dolayı. Tekrar delete işlemini yeniden çalıştırayım ve continue diyelim. Bakalım ne olacak ne bitecek. Success dedi ve bu arkadaşı sildi ve bu sayfaya bana yönlendirdi. Şu an resmin gözükmemesinin sebebi dediğim gibi hemen şuraya şöyle bir tane hatta şöyle şu resimlerden ekleyeyim. Kurs resimleri gibi resimleri ayarlamıştım. Onlardan birini ekleyeyim. Bir daha bu hatayı bana vermesin. Şimdi tekrar bu chapter bölümümde birazcık daha değişiklikler yapacağım. Evet şöyle tekrar sayfamı yenileyeyim. Resmim güncellenecektir. Tamam. Şimdi gelelim. Biz buradaki şu arkadaşları şuraya taşıyalım. Aynı zamanda bir de benim şurada şöyle bir sıkıntım vardı. Bakın şuraya geldiğimde el işareti geliyor. Bunu düzeltelim ve aynı zamanda kursumuzun publish ve unpublish bölümlerini yapalım. Hemen chapter action'a geliyorum. Chapter action mı? Yok pardon. Page sayfasına gelelim öncelikle. Evet bulayım hemen öncelikle o sayfayı. Page. Evet burada bir yerde olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. V full vesaire bir şeyler diyor. Şimdi ben şuradaki şu V full'ü sileceğim. Şuradaki flex'i sileceğim. Şuradan şu arkadaşı bakalım tekrar. Ops. Burası link. Şu arkadaşı buradan gelip keseceğim. İtem. Şu arkadaş. Evet buraya ekleyeceğim. Şöyle yaparsam ortalama ne olacaktır bir bakalım. Evet görmüş olduğumuz gibi burası evet bakalım page. Tam hala düzelmedi tabi. Şöyle yapalım hemen. Flex diyor. Item center back to course. Evet bir hemen kontrol. Flex item center. Şimdi şuradaki şu class name bu arkadaşa bir boyut verelim. 36 diyelim. Bakalım ne olacak. Evet şuralarda artık görmüş olduğumuz gibi olmadı ve şunu bu şekilde artık kullanabiliyorum. Yani şuraya kadar en azından bu çakışma işi olmadı. Şimdi şuradaki şu arkadaşları da yine aynı şekilde geleyim. Şu complete'in altına üstüne bir yere eklesem daha güzel gözükecektir. Hemen şu arkadaşı gelip alayım. Buraya bunun altına yapıştırayım. Tercih meselesi aşağıda da durabilir. Siz nasıl istiyorsanız. Ben ama üst tarafa taşıyacağım. Yani şunlar zaten üstte bunlar bu şekilde. Şu chapter creation'a da birazcık sadece text 4x large diyelim. Ve fontuna semi bold diyelim ki orada çok silik bir şekilde durmasın. Evet böyle daha güzel oldu. Şimdi gelelim silme işlemimiz çalışıyor. Publish işlemimizi yapmak için API'larımızı yazmaya. Biz normalde iki tane şey söyledik. Dedik ki işte publish dedik, unpublish dedik. Bunun için unpublish diyelim. Bir tane de tekrar aynı şekilde publish diyelim. Bunun klasör olacak bu tabii ki. Hemen tekrar geliyorum. Publish. Evet. Ve bu dosyaların içine ikisine de birer tane root.ts oluşturacağım ve burada ne yapacağız? Bir API yazacağız. Hemen şu arkadaşa da oluşturayım. Şimdi mantık zaten aynı. Sadece tek bir fark ne olacak? Birinde true yerine false yazacağız ve birbirine kopyalayacağız. Güncelleme işlemi olacak. O yüzden dolayı yine aynı şekilde bunları teker teker ne yapacağız? Yazacağız. Şimdi şöyle bakalım burada bizim şu page'i aynen kopyalayayım ben. Hiç şey yapmayalım. Sonra tekrar gelelim. Evet şöyle yapalım öncesinde. Şu arkadaşları şuraya yukarı alayım.
Daha sonra şunu aynı şekilde geleyim alayım buraya yapıştırayım. Tamam. Şimdi bu arkadaşı teker teker düzenleyelim. User işlemi kontrolü okey. Bizim şununla bir işimiz yok. User ID. Kursun sahibi ile ilgili kontrollerimiz okey. Chapter'da update işlemi diyor. Biz yine find unique eşsiz bir değer arayacağız. Onun dışında şuradaki şu if'li değere ihtiyacımız yok. Evet, şunu da silelim, hatta kendimiz teker teker bu arkadaşları yazalım. Şuradaki ismi buranın neymiş? Unpublished'miş. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan sonrasını hemen yazmaya başlayalım. Şimdi tekrar geliyorum buraya, diyeceğim ki const chapter eşittir await prisma db nokta chapter nokta find unique. Diğer tarafta aslında aynı, oradan da kopyalayabilirdik. Neyse, yazdık artık. Word diyeceğim. Ops. ID parametreden gelen chapter ID virgül kurs ID için yine parametreden gelen kurs ID diyeceğim. Daha sonra tekrar gelelim. Bir const yazalım, yine max data diyelim ve await prisma db max data nokta find unique ve parantez süslü parantez. Şöyle tekrar gelelim, diyelim ki word chapter id parametreden gelen chapter id şeklinde yazalım. Sonra biz buradaki tüm değerlerimizi teker teker aslında kontrol etmek için bunları yapacağız. Yani burada bu değerlerimiz var mı yok mu? Bunları teker teker kontrol edeceğiz ki kullanıcı ya da güncelleyecek kişi bu verilerden biri eksik olduğu zaman güncelleyemesin diye biz bu arkadaşları yapacağız. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bir tane if açacağım. Diyeceğim ki chapter var mı? Ya da max data var mı? Ya da chapter nokta title var mı? Ya da chapter nokta, evet, bunların hepsinin başında ünlem olacak, unutmayalım tabii ki. Chapter nokta description var mı? Ya da chapter nokta ops. Evet, buraya sığmıyor, aşağı doğru kayayım mı diye düşündüm. Şöyle yan tarafa devam edeyim. Bir tane daha yazacağım zaten. Şöyle tekrar ops. Diyelim ki tekrar chapter nokta video URL var mı? Bunlar bizim için kritik bilgiler. Bunları ne yapacağız? Sorgulayacağız. Diyeceğiz ki eğer ki bunlardan bir tanesi, iki tanesi neyse bunlar yoksa, yani bu veyalar var zaten yan tarafında. Bunlardan eğer ki birileri yoksa o zaman demek ki benimle şeyimle ilgili bir sıkıntı var arkadaşım demektir. Desin ki o zaman şuraya missing error ve diyebiliriz ki 404. Şimdi buradaki dediğim gibi bu verilerden bir tanesini, iki tanesini kontrol ettirebilirsiniz ya da işte veyalarla bunu çoğaltabilirsiniz ya da v'lerle kesin olması gereken verileri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Tabii ki tercih meselesi. Diyelim ki const publish chapter diyelim eşittir await prisma db nokta chapter nokta update diyeceğim. Daha sonra zaten biz güncelleme işlemimiz bizimle unpublish. Yani unpublish ise bizim false yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geldim. Word diyeceğim ki id parametreden gelen chapter id kurs id'si için yine parametreden gelen kurs id ve datamızı hemen şuraya gelip yazıyoruz. Diyeceğiz ki is published true diyeceğim. Evet, sonra benim burada bir tane bir değer döndürmem gerekiyor. Döndüreceğim değer published chapter olacaktır. Güncellenmiş haliyle tabii ki. O yüzden bu verimi buraya yazıyorum. Sonra tekrar geliyorum, bu arkadaşın tamamını kopyalıyorum, publish'e ekliyorum. Bir dakika, şimdi burada true dedik. True false olayını ayarlamamız lazım. Burada false olacak. Yanlış söyledim. Unpublished'deyiz. Burada true olacak. Zaten şuradaki şu arkadaşın da hatasını sadece bu şekilde yazsın ki bir nerede hata aldığımı kolay bir şekilde göreyim. Evet, şimdi normalde burada publish yazıyor. Basalım bakalım ne olacak. Ops, values is not defined dedi. Ops, values is not defined. Şimdi
Şu sayfayı şöyle bir yenileyeyim. Ben buraya şu an bir güvenemedim. Bir saniye. Evet, şöyle sağ tıklayayım. İncele. Hatayı nerede alıyorum? Hemen tekrar gelip ona bakayım. Values'la ilgili bir şey yapmadık normalde. Burada bakalım values ya da şeyin yolunu belki yanlış yazmışımdır. Ona bakacağım şimdi. Values burada da yok. Chapter is a action. Evet, herhalde burada bir yerde bir sıkıntımız var demek ki. Buna bakacağız. Şimdi kodları kopyala yapıştır yaptığım için şuradaki unpublished'e vesaire values kalmış. O yüzden dolayı bize sıkıntı yaratıyorlar. Normalde biz zaten bir veri vesaire göndermiyoruz. Tabii ki values o yüzden tanıyamadı. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde publish diyelim ve bakalım. Evet, bu sefer 405 hatası verdi. 405 hatasına gelip bakacağız artık. Şöyle API kurs ID chapter görmüş olduğumuz gibi burada bir şöyle bakalım. 405 hatası nerede vermiş olabilir? Evet, 401 burada, 404 burada. Şunlardan birinde page, birinde post demişim kopyala yapıştır yaparken, sanırım bundan dolayı olabilir büyük bir ihtimal. Tekrar gelelim buna, publish diyelim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi image URL is changed dedi. Hata mesajı düzeltilir, problem değil. Ve burada da unpublish olduğuna göre demek ki çalışıyor. Tekrar gelip basalım. Bunda bir sıkıntı var mı? Bunu da görelim. Evet, burası da tekrar publish'e döndüğüne göre problem yok. O zaman biz burada sadece şunu diyelim ki status is changed diyelim ve bu şekilde olsun. Evet, artık chapter'larımızı aktif ya da pasif edebiliyoruz. Yayınla veya yayından çıkart yapabiliyoruz. Bunu bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi artık chapter'larımızı yaptığımız gibi kurslarımızda da aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Yayınlayıp yayınlamama seçeneklerini ayarlamamız gerekiyor. Evet, şimdi chapter bölümümüzde yapmış olduğumuz gibi kurs sayfası için de aynı ayarları yapmamız gerekiyor. Bu yüzden dolayı chapter action'ımı aynı şekilde açtım ve kopyalıyorum ve component klasörüne geliyorum. Kurs action .tsx diyeceğim ve bu arkadaşı buraya yapıştıracağım. Daha sonra bunun ismini kurs action olarak düzenleyeceğim ve daha sonra gelelim tekrar şöyle yazalım. Şimdi şöyle tekrar aşağı doğru iniyorum. Yapmam gereken şeylerden bir tanesi benim API'larımı düzenlemek. Bununla ilgili kurs ID'den sonraki bölüm beni açıkçası hiç ilgilendirmiyor. Yani aslında yapmam gereken şey aşağı yukarı şöyle olmalı. Şu arkadaşları gördüğü zaman bana silmeli desem olmuyormuş. Pardon. Tekrar geri alayım. Bu arkadaşları gördüğü zaman şöyle yapsa daha mantıklı olacak gibi duruyor. Tamam. Şöyle tekrar aşağı doğru ineyim. Diğerine de bakayım aynı şekilde. Chapters. Evet, burada birazcık tabii konum farklı olduğu için iki tane yerde değişiklik yaptı. Diğer taraflarda değişiklik yapmadı. Sorun değil. Kurs ID burada silme işlemi içinde kurs ID chapters vesaire yazmayacak. Sadece ne yazacak? Şu şekilde olacak. Kurs teacher. Yönlendiriciye sayfada mantıken şimdi burası olamaz. Yeni bir kurs sayfasına yönlendirmesi lazım. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Kursus sayfasına şöyle bakayım. URL'imi hatırlamıyorum. Evet, direkt sadece buraya yönlendirmesi gerektiğini söyleyeceğim. Evet, bu da bu şekilde olacak. Geriye kalan bölümlerde büyük bir ihtimal bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Varsa artık deneme yanılma yöntemiyle bakacağız. Göreceğiz hatalarımızı aldıkça. Şimdi gelelim kurs ID'mizin içindeki bu page pardon burası değil. Kurs ID'mizin içindeki page.tsx sayfamıza. Bu da aslındaki chapters'daki chapter ID'deki page.tsx gibi olacak. Şimdi bizim şu yukarıda tanımlamış olduğumuz şu yapıyı, banner vesaire var ya, bu arkadaşları şöyle banner ve burası değil. Şunu alayım öncelikle. Parça parça alacağız. Yapamayacağım yoksa diğer türlü. Hemen şöyle geliyorum. Evet, şu arkadaşı şöyle bir küçülteyim öncesinde. Şundan kullanmışız. Şöyle tekrar gelip buraya ekleyeyim. Daha sonra tekrar geleyim, bu arkadaşı şuraya üst tarafa ekleyeyim. Burada diyeceğim ki chapter is published değil. Bu sefer burada course is published diye bu arkadaşı değiştireceğim. Ve burada da this course is published warning şeyi yazsın. Buraya kadar tamam.
Onun dışında tekrar gelelim buraya, böyle aşağı doğru tekrar bir daha bakalım. Evet, bu sayfada bizim şöyle bir tasarımımız vardı. Evet, bu tasarım yok. P4'ün içinde. Evet, şöyle geri geleyim rahat görebilmek için. Kurs setup vesaire yazıyor. Evet, bizim burada back to make to öyle şeylere pek ihtiyacımız var mı? Yok. Back to'yu kullanacak olursak kurs setup sayfasına gider aslında. O şekilde kullanabiliriz. Şöyle yapalım olmazsa. Bu arkadaşı da şöyle tekrar geleyim alayım. Buraya yapıştırayım ve içini kendime göre tekrar düzelteyim. Kurs setup diyor gerçi burada. Evet, şöyle diyor. Yani yeni kurs bölümü gibi bir bölüm vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Ya da şöyle bir bakayım. All fields 6'da 6. Yani hiç karıştırmayalım biz onu. Şöyle tekrar geleyim. Birazcık şöyle bakayım. Evet, şöyle chapter action şeklinde bu arkadaşı bu şekilde kullanmışız. Şimdi bizim burada bu arkadaşı direkt kopyala yapıştır yaptık tabi de. Burada bir chapter ID şeyimiz var tabii ki. Ben bunu şu an diğer tarafa bakarken gördüm tabii. Ops, burası değil. Evet. Chapter ID başka varsa bizim bu arkadaşları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Evet, şunu da şöyle tekrar gelip yazalım. Burada aşağıda tamam, kullanmış olduğumuz bir şey yok. Şimdi tekrar yeniden gelelim, buradaki bu banner'ın kütüphanesi yüklü değil. Bunu şöyle ekleyelim. Daha sonra tekrar şuradaki page şu arkadaş gibi aynı şekilde kullanmak istediğim için şuraya bir yere aynı şekilde gelip yapıştırayım. Daha sonra yerini değiştiririm. Diyelim ki kurs action ve burada bizim chapter ID ile bir işimiz yok. Evet, bakalım. Disable is complete ile ilgili bir hata verdi. Biz bununla ilgili bir şey tanımlamadık diğer sayfadaki gibi. Bizim normalde bu işlemimizi burada kurs page sayfası şöyle bir arkadaşımız var. Durum eğer ki required file yani 6'da 6 ise ya da 5'te 5 ise bu arkadaş bize bu işlemi sağlıyor. Biz de yine aynı şekilde geleceğiz. Bunu buraya ekleyeceğim. Ve bana sorun bırakmayacak. Evet, require files ne dedi? Bunun bir kütüphanesi varmış. Bakalım. Yok, değil. Evet, şuradan şöyle sileyim ben bu arkadaşı. Kurs detail page sayfası. Şuraya ekleyelim. Evet. Şöyle bakalım. Evet, şuradaki şu ismi alacağız tabi. Biz iki tarafta ismi aynı kullanmadık büyük bir ihtimal. Şöyle geleyim bakalım. Evet, şu aslında ismi. Evet, şöyle tekrar gelelim. Şu ismi düzeltirsek büyük bir ihtimal sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, is published'ın içinde chapter ile ilgili bir şeyler olduğunu söylüyor. Hemen şöyle bir bakacağım. Nerede diyor? Teacher kurs. Evet, bulamadım. Teacher kurs page.tsx 135. satır. Kurs ID page.tsx 112. satır, pardon. Kurs ID. Evet, şurada is published diyor tabii ki. Biz bunu değiştireceğiz. Kurs evet, şöyle gelip yazacağız. Düzelecektir büyük bir ihtimal. Evet. Kopyala yapıştır yapmanın kötü yanları bu, işte bazen böyle hatayı bulması zor olabiliyor. Evet, kursumuz şu an kurs is unpublished diyor. Kurs publish değil zaten. Publish ettikten sonra benim burada bu işlemi yapıyor olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili aynı şekilde API'larımızı yazalım. Evet, şimdi artık API'larımızı hemen hazırlayalım. Şuradaki tüm dosyalarımı şöyle kapatıyorum. Hemen geldim burada. Chapter kurs ID'nin içine şöyle bir tane klasör oluşturalım. Oluşturduğumuz klasörün ismi publish olsun. Tekrar bir klasör daha oluşturayım. Unpublish olsun. Bunların içine birer tane root.ts oluşturmam gerekiyor. Yine aynı şekilde tekrar gelelim root.ts
Şuraya da bir tane silme işlemi yapacağım. Şimdi bunları teker teker yazalım. İlk başta publish ve unpublish'i yazalım. Şu an bir tane elemanım olduğu için silme işlemini en son test edeceğim. O yüzden dolayı şu an publish işlemiyle başlayalım. Şöyle geliyorum. Unpublish geldi şu an ya da elime kolay direkt onu yapayım. Şu arkadaşı şöyle geldim, kopyaladım, yukarı yazdım. Pardon, publish yapıyorum şu an. Fark etmez zaten. Sonuçta kopyala yapıştır yapacağız yine aynı şekilde. Hemen tekrar buraya geliyorum. Şu ilk satırı geleyim yine aynı şekilde alayım. Şöyle yapıştırayım. Şunu şöyle küçülteyim. Siz de rahat görün. Tekrar şu parantezi kapatalım. Tamam. Şimdi biz burada yine aynı şekilde bir try catch işlemi yapacağız. Try catch ekleyelim. Hata mesajları için şuradaki şu arkadaşı yine aynı şekilde alalım ve buraya publish kurs publish diyelim. Tamam. Sonra try işleminde yine kontrollerimi yaparak başlamam gerekiyor. Şöyle bakalım. Şunu alayım öncelikle. Daha sonra kurs kontrolü için şunu yapalım aynı şekilde. Pardon, user kontrolünü yapalım şöyle şu şekilde. Başka kurs sahibi değil mi? Bunların kontrollerini vesaire yapabiliriz ama pek de gerek yok gibi. Hemen biz şunun altında diğer işlemlerimizi yapalım. Şimdi şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki öncelikle const kurs eşittir await prisma db.kurs.find unique. Yine eşsiz bir şey aradığımı söyleyeceğim. Hemen parantez değerimi bulalım hemen. Word id parametreden gelen kurs id, daha sonra user id'sine göre bana filtrele. Aynı zamanda include etmen gereken şeyler var. Bunlardan chapters'ları da include edeceksin ve chapter'ların içinde yine tekrar bir include işlemi daha yapacağız. Burada yine max datayı include edeceksin diyeceğiz. True diyeceğim daha doğrusu. Evet, sonra tekrar geleceğim burada hemen yukarıda yazmış olduğumuz bu if kurs var mı yok mu, bir değer alabilmiş mi alamamış mı, bunun kontrolüyle birlikte diyeceğiz ki not found eğer bulamadıysa ve 404 kodunu döndürmesi gerektiğini söyleyeceğim. Sonra gelelim hemen şöyle bir şey yazalım, diyelim ki const hash publish chapter diyelim. Tamam, şöyle işte değişken ismi. Daha sonra eşittir kurs.chapters.sum parantez chapter olsun ismi ve chapter.is published değeriyle bir kontrol etmek için bu arkadaşı bu şekilde yazalım. Sonra tekrar gelelim, kontrollerimi yapacağım. Diyeceğim ki if kurs.title veya işte kurs.description veya kurs nokta image URL veya işte kurs nokta başka kategori ID veya şu en son yazmış olduğumuz hash publish chapter veya şeklinde yazalım ve eğer ki bu değerlerden herhangi birini bulamazsa o zaman bana yine not found hatası verebilir ya da missing field şeklinde, yani veri missing data field diyelim, yani veriyi bulamadı gibi bir şeyler yazsın. Sonra tekrar gelelim aynı şekilde const published eşittir, şöyle yapalım, hatta kurs diyelim, eşittir await prisma db.kurs update parantez süslü parantez. Daha sonra burada güncelleme işlemi için şartlarımızı yazalım. User ID data is published true olacak. Publish burası sonuçta true olacak. En son olarak da tabii bir return döndürmem gerekiyor. Diyeceğim ki next response nokta json
published kurs diyelim. Evet, şimdi bu arkadaşı deneyeceğiz. Hemen şu arkadaşı aynı şekilde geldim buraya yapıştırdım. Daha sonra burada değiştirmem gereken sadece veri olarak şuradaki missing data field, evet. Şurada false yapacağım. Tamam. Şunu da ismini unpublish yapabilirim. Evet, hemen deneyelim. Publish diyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Status'u change it dedi. Unpublish diyelim. Evet. Bu başarılı bir şekilde oldu. Şimdi artık gelelim silme işlemine. Silme işlemini yine aynı şekilde bizim kurs ID'miz içindeki rotanın içine yazacağım. Root dosyasının içine yazacağım. Export async function page değil. Yine aynı şekilde bana ne lazım? Bunun delete işlemi lazım. Bu arkadaşın tamamını gelip kopyalayayım. Daha sonra içini değiştiririz. Problem yok. Evet, şunu büyük harflerle delete'e çevirelim. Tamam. Şimdi delete işlemimizde bakalım şöyle bir. Şimdi delete işleminde mantıken bize user ID vesaire lazım ama bir parametreden vesaire bir veri yakalamayacağız. O yüzden şu ikisini buradan sileyim. Daha sonra user kontrolü okey kalabilir. Daha sonra burada course update diyor. Biz course update değil course find unique diyelim. Yani yine ne yapacağız? Eşsiz bir veri arayacağız. Arayacağımız veriler içinde params, course ID, user ID, bunlar yine aynı şekilde söylesin ve data diyor. Burada data değil. Bizim diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi, şurada yapmış olduğumuz gibi, nerede? Include diyerek şu arkadaşları şöyle şuraya kopyalayayım. Evet, bunları da dahil ederek bana bu verileri getirsin. Daha sonra tekrar geleyim burada. Bu if kurs bölümünü aynı şekilde bana kontrol etsin. Bulamazsa not found desin. Tekrar bakalım başka. Şöyle yazalım. Bir tane for döndüreyim. Şimdi mantıken for'u neden yazacağım? Şimdi benim kursuma ait birden fazla chapter olacak ve ben bunun içindeki tüm chapter'ları da aynı zamanda temizlemem gerekiyor. O yüzden burada bir döngü yazarak hemen bu arkadaşları silmeye çalışacağım. Diyeceğim ki of kurs nokta chapters ve tekrar süslü parantez ve burada diyeceğim ki if chapter nokta max data asset id, eğer ki bu varsa o zaman await. Şimdi benim şunu da yapmam lazım. Verileri de silmem lazım. Verileri silmek için de şey yapmam lazım. Videoları vesaire silebilmem için de yine diğer tarafta yazmış olduğum şekilde await video asset diğer arkadaşı da gelip eklemem gerekecek buraya. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım hemen. root.ts publish. Evet, şunu da açayım. Şu arkadaşı şöyle gelip alacağım. Ve buraya en üstte aynı şekilde gelip ekleyeceğim. Ve bu Max videonun bir kütüphanesi var. Bunu ekleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Burada bu silme işlemini nasıl yapıyorsam aynı şekilde gelip bu silme işlemini de burada söylemem gerekiyor. Silme işlemi. Evet, şuradaki şu try cache ile birlikte ben bunu alsam, evet, sonra tekrar gelelim buraya. Burada if chapter şöyle yazsam await max video video asset delete exiting diyor. Burada tabii ki exiting demeyeceğiz burada diyeceğiz ki chapter max data nokta asset id'ye göre bana bu verileri silmesi gerektiğini söyleyeceğim. Aynı şekilde ben aslında tekrar şuraya da bakacak olursak burada yapmış olduğumuz gibi await prisma diye bir max delete diyerek aynı şekilde bu arkadaşların verilerini de silmem gerekiyor. Ama biz veri tabanında şöyle bir şey eklediğimiz için buna pek de gerek kalmıyor aslında. Şimdi normalde biz şöyle tekrar gelelim bakalım. Chapter dedik. Chapter'da burada kurs var ve burada on delete cascade diyor. Yani sildiği zaman otomatik olarak silecek. Aynı zamanda max data için de zaten chapter'la bağlantısı var ve on delete cascade diyor. Benim uzun tekrar gelip buraya bir sorgu yapmama gerek yok. Ama ben burada ne yapıyorum? Dosyalarımı silerek
veri tabanımı sunucumu bir nevi rahatlatmış oluyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi en son olarak artık benim ne yapmam lazım? Const deleted kurs diyelim. Eşittir await prisma db nokta kurs nokta delete, tekrar parantez üstü parantez word id parametreden gelen kurs id diyerek silme işlemini yapıyorum ve döndürme işlemi olarak da bunu söylüyorum. Evet, bir sıkıntı olmazsa şu an buna bastığımız zaman silme işlemini yapmış olması lazım. Bakalım diyoruz, ne olacak, ne bitecek. Evet, something went wrong, 500 hatası aldık. Hemen şöyle bakalım neden 500 hatası almışım. Reference id course not defined, hangi sayfa? Evet, bakıyorum hemen. Delete API. Evet, şuradaki kurs ID de 55. satırda diyor, görmüş olduğumuz gibi. Burada hemen şunun başına ne ekleyeceğim? Parametreden gelen kurs ID şeklinde yazarsam bir sıkıntı olmayacaktır. Tekrar gelip silme işlemine bakalım. Continue diyelim. Evet, bekliyorum. Bir hata yoksa silecektir. Evet, bir hata yok. Chapter is deleted dedi. Açıklama yerini düzeltiriz. Problem yok. Evet, bu şekilde bunu da halletmiş olduk. Hatasını da hemen düzeltelim. Kurs action'a geldim. Yani başarılı mesajını düzeltelim yani. Deleted işleminin olduğu yerde chapter is deleted değil, course is deleted yazsın ve bu şekilde kalsın. Tamam, artık silme, chapter silme, güncelleme, bunun gibi bu tarz işlemleri bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi birkaç tane daha aynı şekilde ben veri ekleyeceğim. Diğer işlemlerimizi yapabilmemiz için. Siz de eğer hiç veri ekli değilse bir tane en azından bir kurs ekleyin, 2-3 tane chapter olsun ve diğer bölümlerimizi yapmaya devam edelim. Evet, şimdi new kurs sayfamızın olduğu gibi aynı zamanda bizim teacher bölümümüzde kurslarımızda görebilmemiz gerekiyor. Bunun için hemen şurada öncelikle bir sorgu yazarak başlayalım. Yazmış olduğumuz sorgulardan sonra da buradaki data table'ı kullanacağız. Bunun için yüklememiz gereken bir iki bir şey var. Bunların da ayarlarını teker teker yapacağız. İlk olarak diyelim ki const user, evet şöyle süslü parantez, user id diye bir değerimiz var. Ve bunu out'tan yine aynı şekilde alacak. Clerk out'tan ve daha sonra yine bu arkadaş var mı yok mu bir kontrolünü yapsın. Eğer ki yoksa Next Navigation kütüphanesiyle birlikte ana sayfaya yönlendirsin. Sonra const kurs diye bir tane şey tanımlayalım ve diyelim ki await prisma db. Evet, şuraya da ASYNC eklememiz gerekiyor. Hemen ekleyelim. Diyelim ki await prisma db nokta kurs nokta find many. Evet, burada bu şekilde listeleyelim. Şimdi biz listemizi yaparken kime göre yapacağız? User'a göre yapacak. Yani user'ın sahip olduğu kursları biz buraya ne yapacağız? Getireceğiz. Hemen order by diyelim ve bunları aynı zamanda bir de sıralayalım ve desk diyelim. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim, burada data table işlemi yapacağız dediğimiz gibi öncelikle table'ı yüklemiş olmamız gerekiyor. Ben zaten projenin başında yüklemiştim, var. Ve bir de bu arkadaş aynı şekilde gelip kurmam gerekiyor. Hemen bu arkadaşları sırasıyla kurarak başlayalım. Şuna yes diyelim. Evet, şöyle. Daha sonra tekrar kurs bölümünün içine bir tane klasör oluşturacağım ve components diyeceğim. Daha sonra tekrar geleceğim. Bu arkadaşın içine data table nokta tsx. Daha sonra tekrar geleceğim. Columns nokta column'du galiba. tsx diyeceğim. Tamam. Şimdi bu arkadaşların kodları burada isterseniz parça parça şeklinde, şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi, isterseniz toplu bir şekilde olan bölümleri var. Bunları ne yapacağız? Kendimize göre düzelteceğiz, uyarlayacağız. Şimdi şuradaki şu use silent mevzuları var ya, şunları aynı şekilde geleyim. Nereye kadar? Evet, şu ikisini hem data table'ıma ekleyeyim hem columns'uma ekleyeyim. Aslına bakarsanız columns'ta bu arkadaşlar birazcık fazla yer kaplıyor. Şöyle fazla olabileceğini düşündüğüm şeyler, şu table büyük bir ihtimal, şunları silelim en azından.
Diğer drop down vesaire kullanıyoruz çünkü yani kullanacağız çünkü kolum bölümünde olduğunu biliyorum. Data table'da da yine bu şekilde kalsın, problem değil. Şimdi tekrar gelelim şöyle bir buradaki yapımıza bakalım. Şöyle burada normalde payment diye bir şey tanımlanmış bir dizi var ve bunu bize döndürüyor. Biz şu an kendi verilerimizi döndüreceğiz ve şurada column def diye bir şey var. Bu column def ile birlikte sütunları ayarlayarak şuradaki işte şu işlemleri ve şu işlemleri gibi çeşitli işlemleri yapıyor. Biz daha yine aynı şekilde buradaki bu column def'i yazalım ve kendimize göre düzeltelim. Hemen şöyle geliyorum. Column def'in nerede? Evet, şuraya kadar ki şu bölümünü geldim. Buraya aynı şekilde ekliyorum. Evet, şöyle bakalım ne oldu ne bitti. Şu an için tabi zaten bir şey görmeyeceğiz aslında ama ufaktan yapmaya başlayayım. Duruma göre değiştiririz. Şimdi burada ID select bir şeyler var. Şöyle sonra bir e-mail alanı var. Ben şu an şu ID select bölümünü şu an şimdilik kaldırayım. Daha sonra buraya bir title bölümü ekleyeceğim. Çünkü zaten benim title diye bir verim var. Zaten header'da da title yazsın. Cell diyor, şey diyor, bakalım. Aslında bakarsanız şunu kullanmam daha kolay olacak. Bunu da sileyim ben. Şimdi bu arkadaş normalde sıralama işlemi yapıyor. Daha önceden de kullandığım için biliyorum. Yani ne işe yarıyor? Şöyle bastığımız zaman sıralama işlemi yapıyor. Ve benim title alanımda bu arkadaşı istiyorum. O yüzden title diyelim ve geriye kalan hiçbir şeye fazla dokunmayalım. Şurada value değerimizde yine aynı şekilde title diyebiliriz. Aslına bakarsanız cell bölümüne de pek bir ihtiyacımız yok. Sadece bana sıralama işlemi yapsın. Boş verelim, bunu da kaldırsın. Sonra aynı şekilde bu arkadaştan bir tane daha gelip kopyalayayım. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle formatted vesaire bir şeyler var. Ya kullanılabilir aslında. Tabii pek şey yapmayalım. Şundan bir tane daha gelip kopyalayayım aynı şekilde. Ve buraya da bu sefer diyelim ki price diyelim ve price şeklinde olsun. Tamam, bu da tamam. Başka şöyle bakalım. Sıradaki alanımız amount diyor. Bizim amount diye bir alanımız yok. Ne var işte? Para birimi diye bir bölümümüz var normalde. Bu arkadaşı kendimize göre format amount, bakalım accessory key. Bunu kendimize göre düzeltebiliriz. Şöyle yapalım. Şu accessory key'in de vesaire gözükmesin. Cell desin, row desin. Şunun ismini price yapalım. Price olsun. Ya da hiç dokunmasak da aslında olabilir. Ya da hiç şey yapmayalım. Boş verelim. Silelim bunu da. Sonra bizim is published diye bir alanımız olacak. Onu ayarlayalım hemen. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. Sıralama işlemi yaparız yine. Dursun olmazsa. Yani bu da kolay olacak en azından. Şöyle yapması. Uğraştırmayacak bizi çok fazla. Is published diyelim. Ve bu arkadaşı şöyle yazalım. Bu da tamam. Evet, şöyle bir bakayım is published'a. Evet, is published okey. Sonra action bölümümüz var. Şimdi şöyle bakayım burada. Evet. Bu action bölümünü kullanabiliriz. Bu action bölümündeki şu enable hiding bölümünü kaldıralım. Cell row desin, row orijinal desin. Bu arkadaş bizim şuradaki şu arkadaşımız, yani biz ne yapacağız? Aynı şekilde bunu kullanabileceğiz. Burada işte open menü vesaire bir şeyler yazıyor. Biz buradaki işte duruma göre işlemleri kendimize göre değiştirebiliriz. Şurada bir on click işlemi var. Problem yaratır mı? Navigator yok, şu anlık yaratmaz. Tamam, kalsın. Biz bunun için olmazsa kendimize göre zaten düzeltiriz. Şimdilik bunu bu şekilde yapmış olalım. Daha sonra data table bölümümüze gelelim. Data table bölümü için buradaki evet, bulalım hemen. Şu arkadaşı yine aynı şekilde almak istiyorum. Ya da şuraya bir arama yerine data table yazayım. Başka aşağılarda ne var bakalım. Kolayı varsa direkt onu da alabiliriz. Data table. Evet. Evet, bana lazım olan arkadaş tam olarak şu aslında. O yüzden ben direkt gelip bunu kullanacağım. Burada interface değerleri vesaire var. Benim de bu data table'ıma interface değerleri gibi çeşitli değerler vermem gerekiyor. Hemen şu arkadaşı şöyle gelip yazalım. Ve daha sonra export function cart neyse şunları şöyle gelip alayım ve buraya yapıştırayım. Evet, nereye tıkladım bilmiyorum ama şuradan view terminal, new terminal. Tamam.
Evet, bunları bu şekilde yazmış olalım. Şimdi bu arkadaşlara şöyle tekrar bir gelelim bakalım, bir sıkıntı var mı? Şöyle data table diyeceğim. Evet, geliyor değerler. Peki bu arkadaşta columns data, bu değerlerimiz geliyor. Data için yukarıda yazmış olduğumuz kursu ekleyeceğiz. Columns için de columns yazmış olduğumuz bu arkadaşı ekleyeceğiz. Şimdi şöyle gelip direkt bir bakalım ne oldu ne bitti. Bir data table geldi mi, bir hatamız var mı, bunu bir görelim. Sonra ona göre düzenleme işlemini yapalım. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi verilerim geldi. Şöyle bakalım, şurada görmüş olduğumuz gibi bunlar vesaire açık. Güzel. Price kısmı, true kısmı pek tasarım olarak güzel durmadı. Ufak tefek bir iki değişiklik yapılabilir ve onları hemen yapalım. Şimdi bakacak olursak şuradaki arkadaşa, bu arkadaşta şey yok bakın. Arama bölümü gibi bölümler yok. Bu sadece en üsttekinde var sanırım. O yüzden ben birazcık daha bu arkadaştan kopya çekerek tasarımı değiştirmeye çalışacağım. Şuradan hemen şöyle geleyim bakalım ne var ne yok. Evet, şurada bir tane V full var. Flex Item Center, Drop Down Menu gibi bir iki tane bir şey var. Ve şurada da Table dönüyor. Şunu şuradan şöyle geleyim. Ve şu arkadaşın üstüne ekleyelim. Bakalım ne olacak. Bir hata almazsak. Ama aldık. Evet, geri alayım hemen, şöyle tekrar bakalım. Düzgün kopyalamamış olabilirim. Input div. Evet, şöyle bakalım. Şu arkadaş desek input burada bitiyor. Div orada bitmiyor. Birazcık daha aşağı inelim. Evet, şöyle sanırım. Şöyle alırsam, evet, şuraya hata vermesin de sonrasına bakacağım. Evet, şu geldi görmüş olduğumuz gibi. Şimdi buradaki tasarımda şöyle V full, şöyle bunu geri alayım. Şuraya hemen tekrar geleyim, bir tane div. Evet, sonra bu arkadaşı yapıştırayım. Şu div'i en sona gelip ekleyeceğim. Evet, tekrar gelip bakalım. Evet, şu şekilde tasarımı düzgün hale getirmiş oldum. Burası çalışıyor mu? Evet, çalışmıyor. Bakarız ona. Bunlar çalışıyor mu? Bunlar çalışıyor. Evet, tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bizim input alanımız neden çalışmıyor? Hemen şöyle bir input alanına gideyim, birazcık bakayım. Input alanında e-mail'e göre aralama yapıyor. Biz de title'a göre arama yapması gerekiyor. O yüzden dolayı filter title dersek ve bunu da gelip düzeltirsem büyük bir ihtimal arama işlemini yapacaktır. Evet, şu an bir şey yazdığım zaman Twitch diyelim. Evet, sayfamı yukarıdan bir yenileyim hemen. Filter title. Evet, bakalım bir şey yazdığım zaman bir hata döndürmüyor. Tamam, ona bakacağız. Bir yerde bir sıkıntısı var demek ki. Sonra tekrar geleyim, ben buradaki bu arkadaşa bir tane div ekleyeyim. Bu şöyle şunu ekleyeyim ve class name py6'yı buraya da ekleyebilirim. Bakalım. Yok, olmadı. mt5 diyelim sadece, bu şekilde olsun. Tamam. Şu price bölümünü hemen birazcık düzenlemeye çalışayım. Tekrar gelelim bakalım price'ımızın olduğu bölüm. Şimdi buradaki tasarımları değiştirebilmemiz için biz gelip de burada bir şeyler yapamıyoruz. Bunları ne yapacağız? Kolum bölümünde gelip değiştireceğiz. Şimdi normalde şuradaki ilk alandan başlayalım. Şimdi ben buraya öncelikle şuraya title yazayım. Şöyle düzeltelim. Evet, başlığı bu şekilde olsun. Şimdi ben buradaki bu price'larım değil de şu is published'lara true ya da true yazıyor ya da false yazması gerekiyor. Yani publish ya da is publish gibi bir şeyler yazması gerekiyor. Bunları değiştirmem gerekiyor. Bunun için is publish ile ilgili olan alanımı bulmam gerekiyor öncelikle. Burası price, burası action alanı. Evet, şurayı şöyle küçültmüşüm. Bu is publish alanında bunu kullanabilmem için burada şöyle geliyorum. Evet, şunun bittiği yere tekrar sell diye bir şey yazacağım. Ve daha sonra tekrar parantez, hatta şurada bakın kütüphaneden görebiliriz.
Şöyle tekrar gelelim. Cell diyelim. Cell 2 nokta dersem daha kolay gelecektir. Mesela şu. Evet, şunu şuradan şöyle gelip alalım. Header. Evet, header'ın bittiği yerde. Evet, bu arada bunu yanlış yere yazıyormuşum. Buraya yazacakmışım. Bunu da görmüş olduk. Evet, cell diyelim. Burası parayla ilgili olan bölüm. Kendim yazmaya çalışayım öncelikle buraya bir şeyler. Şu an bir hata almış olabilirim. Cell'in içi boş diye, problem değil. Hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane parantez ve içine row yazıyorum. Sonra tekrar geliyorum, burada eşittir süslü parantez. Burada ne yapmak istiyorsam yazacağım. Diyeceğim ki öncelikle is published diyeceğim. Eşittir row'dan gelen değeri getirsen bana, get value is, evet, is published değerini getir bana, ya da bu değer false olacak şeklinde söyleyelim. Daha sonra tekrar burada bir return döndürelim ve diyelim ki burada bizim daha önceden kullanmış olduğumuz button'lerimizi buraya ekleyelim. Ve bu button'ın içine diyelim ki işte is published'sa published desin. Değilse draft, yani şey desin, taslak desin. Evet, şu şekilde oldu. Tabii çok güzel durmadı. Hemen şuna bir p class name diyelim ve padding 4 dersem button'e 2 daha güzel olacaktır. Hatta biz bu arkadaşa bir de cn kütüphanesi de ekleyebiliriz. Şöyle yapalım. Diyelim ki cn kütüphanesi padding 2 ekleyelim sadece. Daha sonra virgül. Eğer ki durum is published'sa o zaman sen rengi yeşil renkli bir şey yap diyebiliriz. Ya da şöyle diyelim. bg, bizim rengimiz purple'dı gerçi. Purple 700 yap diyelim mesela. Evet, cn'nin kütüphanesi mi yüklenmedi? Evet, şöyle yükleyelim hemen. Evet, is published'sa bunu bu şekilde yapması gerektiğini söyleyelim. Şimdi bunlardan bir tanesinin olmazsa şey yapsam iyi olurdu aslında. Published değil, diğerinden yapsam false desem. Evet, şöyle yapalım görebilmemiz için en azından. Evet, draft, published, bu şekilde artık bunları kullanabiliyorum. Sonra şuradaki şu arkadaşların içeriğini düzeltelim. Şimdi bizim burada normalde olması gereken şeyler open menü, tamam. Tıkladığımız zaman açılan yerin ismi. İşte edit. Daha sonra sadece edit olsun. Duruma göre başka bir şeye ihtiyacımız olursa düzeltiriz. Copy payment şeye vesaire ihtiyacımız yok. Şunu şuradan sileyim. Separatör kullanırız belki ama şu an açıkçası ona da ihtiyacımız yok. O yüzden biz sadece burada bir tane bırakalım ve içine edit diyelim. Hatta içine yanına bir de ikonu ekleyebiliriz. Edit ikon class name h4 v4 ml2. Evet, şu şekilde bir şey oldu. Daha sonra bu arkadaşa bir class name flex desek. Tamam. ML değil galiba. MR diyeceğiz sanırım. Boşluk için. Tamam. Birazcık boyutları buraya büyük geldi. 3'e 3 yaparsam sanırım eşit olurlar gibi. Yok, olmadı. Şöyle yapalım. Alicin and item center justify center diyelim. Tamam. Justify center demesek, sadece item center desek sanırım işimi çözer ya. Tamam, böyle daha güzel. Tamam. Editimizi bu şekilde ekledik. Bu edit içinde bir tane hemen bir şey yapalım. Link ekleyelim. Diyelim ki şöyle link, next link. Evet, hatta şöyle yapalım biz bunu. Drop down menu label değil, edit icon menu label. Evet, biz bunu yanlış yere ekledik sanırım. Hemen şöyle tekrar gelip bakacağım. Ya da bakalım şöyle tekrar. Menu label ekledik biz bunu. O yüzden dolayı yanlış oldu. Aslında şöyle tekrar gelelim. Buraya diyelim ki drop down menu
menü item. Evet. Buna ekleyelim. Şöyle tekrar gelelim bu arkadaştan. Evet. Şunu şuradan şöyle geleyim keseyim. Şuraya ekleyeyim. Drop down menü label. Evet, şu arkadaş class name'ini vesaire menü content'ini şuraya ekleyelim biz en iyisi. Başka bir şeyler eklediğimiz zaman da bize problem çıkartmasın. Daha sonra burada bir link vermemiz gerekiyor. Şimdilik test aşamasında şöyle vereceğim. Hemen sonra düzelteceğim. Tamam. Evet. Şu şekilde oldu. Hover özelliği vesaire pek güzel durmadı aslında. Menü item. Tamam, neyse, problem değil. Burada normalde mantıken gitmesi gereken şey edit için. Şöyle hemen düzeltelim. Evet. Teacher sayfasında, kursus sayfasında süslü parantez $id gitmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Evet, ID ile ilgili bir tanımlama da tabii ki yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım hemen şurada. Const payment diyor ya. Biz burada const id diyeceğiz. Row orijinalden alacak. Tamam, artık tıkladığım zaman edit bölümüne gidebilmem gerekiyor. Evet, gidiyorum kısmetse. Evet, gittim. Tamam. Daha sonra tekrar burada kurs bölümüne tıkladığımız zaman burada yine aynı şekilde istediğim birine detay sayfasına artık gidebiliyorum. Evet, güzel. Şuradaki şu arkadaşın şu yapısı görmüşken hazır bunu da düzelteyim. Birazcık sanki buraya boşluk vermemiz gerekiyor. Hatta şu arkadaşa boşluk versek daha mantıklı olacaktır. Bunun ismi zaten banner. Hemen component klasörüme geleyim. Banner. Evet, burada div class name bg variants. Burada şuna mı versek? Yani class name c. Evet, şöyle yapalım. Şöyle tekrar bir tane daha açalım. Problem değil. Margin bottom 11 diyelim. Tamam. Bir daha bizi şey yapmasın, rahatsız etmesin. En azından bunu da bu şekilde çözmüş olalım. Evet, şu an tekrar geliyorum kurs sayfama. Evet, burası aşağı yukarı artık yapılmış oldu. Filtre'ım çalışmıyor sanırım. Hemen bununla ilgili ayarımıza da bakalım. Bu da büyük bir ihtimal şu benim burada silmiş olduğum şeylerden biriyle kaynaklıdır diye düşünüyorum. Hemen onu da çözüp söylüyorum. Evet, ben ekledik diye zannediyorum ama eklememişiz. Şurada normalde data table'ın burada şöyle bir iki tane özellik var. Bunları eklemediğimiz için bize problem çıkartıyor. Hemen öncelikle şu arkadaşları gelip buraya return'a data table'a bunları ekliyorum. Const bakın burada return yanlış tarafa ekliyorum. Şuraya ekleyeceğim. Evet. Burada table const data table use react table diye bakın. Şöyle birkaç tane özellik var. Data table ve columns'u kullandık. Şimdi buradaki diğer seçenekleri de benim buraya aynı şekilde eklemem gerekiyor. Şöyle yapacağım. Şu const table'ı, hatta şu arkadaşları şöyle bakalım. Evet. Karışmasın. Şöyle yapacağım. Şu arkadaşları şöyle yapacağım. Burada kalsın. Sonra şuradaki şu const table'ın tamamını kopyalayacağım. Bunun içinden birkaç tane şeyi sileceğim zaten. Zaten biliyorum sileceklerimi. Şu iki tane arkadaş, şu iki tane arkadaş büyük bir ihtimal sildiğim zaman bana hata vermeden çalışacaktır diye düşünüyorum. Evet, bakalım. Evet, artık arama yerimiz çalışıyor. Problem yok. Sıralama bölümlerimiz de artık çalışıyor. Bu da tamam. Sonra son olarak buradaki tüm içindeki her şeyi aslında ortalayabiliriz. O zaman daha güzel durabilir. Bakalım hemen. Pek işlemedi sanırım. Evet, birazcık tasarımı daha güzelleştirilebilir ama çok da fazla zaman harcamayacağım burada. Siz isterseniz bu tasarımı birazcık daha düzeltebilirsiniz. Şu an için data table'ımızı da bu şekilde halletmiş olalım. Evet, search sayfamızda devam edelim. Şimdi bizim normalde search sayfamızda Udemy'de olmuş olduğu gibi yan tarafta bir tane menümüz olacak ve ben burada kategorilerimi listeleyeceğim. Normalde Udemy'nin sayfasına baktığımızda kursun yanında kategoriler gibi yine bir bölüm var. Biz olabildiğince tasarımımızı az bir şekilde yapmaya çalışacağız. Yani tüm özellikleri tabii ki eklememiz kısa sürede mümkün değil.
O yüzden temel bir şekilde ne yapacağız? Bunları ekleyerek devam edeceğiz. Yan tarafa kategoriler diye bir bölüm oluşturacağım ve tıklandığı zaman kategoriyle ilgili bölüme gidecek ve daha sonra da search bölümünü yaparak devam edeceğiz. Şimdi gelelim search page sayfamıza. Hemen şöyle gelip açıyorum. Zaten ben de açık. Bunu doldurmaya başlayacağım. Şimdi benim search page sayfamda şöyle yapacağım. Burada ben bir grid yapısı kullanacağım. Yan menü oluşturacağım için hemen şu arkadaşı şöyle küçülteyim ve burayı yazmaya başlayayım. Şuraya öncelikle ASYNC diyeceğim. Kategorilerimi çekmek istiyorum. Çünkü diyelim ki const categories eşittir await prisma db nokta category nokta find many ve parantez süslü parantez, daha sonra order by ve kategorilerin için name varmış. Bunları ASC'ye göre sıralasın, bana versin. Sonra gelelim burada hemen tasarımını yapmaya. Diyelim ki burada div class name grid yapısı kullanacağım ve grid şöyle diyelim LG'de grid calls 4 5 diyelim. Bu şekilde yazalım. LG grid calls 5 gap 6 item start diyeyim. Daha sonra olmazsa bu grid yapısını değiştiririz duruma göre. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ben burada div class name call span LG'de call span 1. Normalde de gerçi call span 1 olacak. Şöyle yapalım. Call span 1. Evet, burada bunu söylememe gerek yok aslında. Ama yukarıda şunu söyleyelim. Grid calls 1 diyelim. Ama LG'de call span 5 olsun ve yan yana göstersin. O yüzden dolayı bu şekilde söyleyelim. Şöyle yapalım daha sonrasında. Şimdi burası call span 1 olacak. Bir de bana diğer bir alan, yani 5'lik bir alan lazım olacak. Ben birlik alanımda yan tarafa menü ekleyeceğim. 5'lik alanımda da ise kurslarımı listeleyeceğim. O yüzden ben buraya da call span 5 diyeceğim ve LG'de call span 5 olduğunu söyleyeceğim. Bu şekilde olsun. Daha sonra duruma göre tasarımımızda bir sorun olursa değişiklik yaparız. Şimdi birlik alanımızı yaparak zaten devam ediyoruz. Şöyle div class name diyelim. Ve buraya diyelim ki relatif bir yapısı olsun. Tekrar gelelim, bir tane H3 ekleyeceğim. Bu H3'ün içine categories diyelim. Ve daha sonra buraya class name text 2x large font semi bold ve margin bottom 2 diyeceğim. Sonra tekrar bu arkadaşın altına geleceğim. Bir tane div ekleyeceğim. Div class name H1 ve full bg purple 100 rounded x 3x large ve margin bottom 4 diyeceğim. Evet, şu şekilde alt tarafına da bir çizgi çizmek istiyorum. Bu şekilde olsun en azından istedim. Sonra tekrar geleceğim. Ben burada bir tane kategorilerimi listeleyebilmemiz için bir alan yapacağım. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Search sayfasına geldim. Burada search sayfasının içine bir tane klasör oluşturayım ve ismine components diyelim. Ve bunun içine bir tane categories diye bir tane sayfa oluşturayım ve rafçı diyelim. Evet. Bunda ismini yanlış yaptık. Categories. Tamam. Rafçı tekrar desem düzeltir mi? Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi benim bu kategori isimde şöyle olacak. Benim burada zaten bir tane categories diye bir şey tanımlamışım. Ben bu değerleri ne yapacağım? Burada göndereceğim. O yüzden dolayı buraya hemen bir tane interface ekliyorum ve diyorum ki categories props süslü parantez items diyeceğim ve category Prisma Silent'tan bu değerleri çekmek istediğimi söyleyeceğim. Ve bunlar birden fazla olabileceği için bu şekilde söyleyeceğim. Şimdi benim kategorilerimde şöyle şeyler var. Computer programming vesaire. Ben bunları birazcık kendime göre ayarladım. Uzun uzun tekrar tek tek ikon yüklemekle uğraşmayacağım. Şöyle şunları aynı şekilde gelip buraya yapıştıracağım. Evet, bir renk skalası bir sıkıntı oldu ama anlamadım. Neyse. Şimdi ben bunu yükledim diye hatırlıyorum ama
Yine de isterseniz her ihtimale karşılık React Icons'u yükleyebilirsiniz. Ben burada FC ikonları kullandım. Çünkü FC ikonlar şu şekilde renkli ikonlar. O yüzden dolayı bunu kullanacağız. Ben her ihtimale karşılık bu arkadaşı tekrar yeniden yükleyeyim. Şöyle bir bakalım. Nerede bunu yükleme şey? Sayfamızı küçülteyim. Şurada yan tarafta. Evet. Şu arkadaşı yine gelip yükleyelim. Şöyle göstereyim size de. Evet, şöyle npm ir. Onun dışında bir de tek yükleyeceğim bir de query string'im var. Hazır durdurmuşken projemi. Bunu da yükleyebilirim. Şöyle diyeceğim. npm install query string diyeceğim ve bunu da aynı şekilde yükleyeceğim. Evet, sonra projemi tekrar yeniden başlatayım ve kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kategorilerimi şu an bu şekilde söyledim. Şimdi benim bu kategorilerimde evet, şu sayfayı bir kapatıp yeniden açmak istiyorum. Renkleri çok şey yaptı. Heh, tamam, sıkıntı yok. Şimdi benim bu kategorilerimde bir döngü yapacağım ve bu döngüyle birlikte benim kategorilerimi buraya getiriyor olmam gerekiyor. Hemen şuraya şöyle diyelim, div class name diyelim. Space y ekseninde ikilik bir boşlukla bana bu arkadaşları getirsin. Şimdi biz props'umuzu vesaire burada tanımladık. Bu page sayfasından buraya bir değerleri gönderelim. Bir yandan da görmeye çalışalım. Hemen buraya diyeceğim ki categories. Evet. Daha sonra tekrar geliyoruz burada. Evet, bu arkadaşa şey vermemişiz. Şunu verelim öncelikle. Kategori props items ve tekrar gelip buraya items eşittir yukarıdaki yazmış olduğum şu kategorisi buraya getireceğim. Sayfamı şöyle yenileyim, ne oluyor ne bitiyor az çok görmeye çalışayım. Aslına bakarsanız zaten bir şey olmayacak çünkü bir döngü vesaire bir şey yapmadık. Şimdi evet, bu arkadaşların kütüphaneleri varmış bir de. Ben onları da ayarlamıştım, yazmayı unutmuşum. Şu ikonların kütüphaneleri, bunları tekrar ekliyorum. Tamam. Şimdi ben burada hemen bir döngü yapacağım. Şuraya tekrar gelelim. Evet, bunun bir sıkıntısı var, anlamadım. Tamam. Renkler bu değiştiği için dikkatimi dağıtıyor, o yüzden kapataç yaptım. Tekrar geliyorum, burada items diyeceğim. Nokta map diyerek ben bu arkadaşları döndüreceğim. Şöyle bir item diyelim. Şöyle yapalım, parantez. Evet. Şöyle yapacak olursam bir A dersem, evet, 6 tane kategorim var. 6 tane A şeklinde gözüktü. Tamam. Şimdi ben buradaki bu tasarımı hemen ayarlamam gerekiyor. Bunun için şöyle tekrar gelelim, buraya bir komponent oluşturalım ve diyelim ki categories item.tsx rafc diyelim. Şimdi bu arkadaşın birden fazla yine aynı şekilde props'u olacak. Öncelikle ben bu iki arkadaşı da use silent'la çalıştıklarını söyleyeyim. Çünkü bana sıkıntı çıkartacaklar yoksa. Şöyle gelelim. Evet, use silent diyelim. Tamam. Tamam. Şu an şu icon map'i kullanıyoruz ya, birazdan burada değerleri atayacağız. Bana problem çıkartacak. O yüzden dolayı use silent'ımızı ekleyelim. Şimdi categories bölümümüze gelelim. Ops. Ne oldu lan? Sorry. Evet, şöyle geri alayım. Evet. Evet, şöyle tekrar düzeltelim ha. Use silent diyeceğim. Tamam. Şimdi gelelim bu şeye yapmaya. Kategorisi itemları yapmaya. Şimdi öncelikle bu arkadaşı yine birden fazla props'u olacak. Hemen gelip onları söyleyelim. Interface categories item props süslü parantez. Daha sonra label. Ops, label. Türü string olsun. Daha sonra bir value değerimiz olacak. Türü string olsun. Daha sonra ikon özelliğimiz olacak ve türü string olsun ve hiçbiri zorunlu olmasın label dışında. Ve buraya tekrar gelelim, bu arkadaşları teker teker tanımlayalım. Evet. Tamam. Daha sonra ben bu arkadaşlarda aktif olan sayfada bir şey farklı bir class kullanmak istediğim için const pet name diyeceğim ve eşittir use pet name diyerek bunu ekleyeceğim. Daha sonra sayfada yönlendirme işlemleri yapacağım. Use router next navigation kütüphanesiyle ekleyeceğim.
Daha sonra search, evet şöyle search params diyeceğim. Evet, bunu kullanacağım. Zaten yukarı use silent yazdığımız için bir sıkıntı yok. Yukarıda benim almam gereken bazı değerler var. Bunlar current kategori id olacak ve search params.get kategori, evet, kategori id'ye göre alacağımı söyleyeceğim. Şimdi hazır madem bunu da yazdık, bir tane daha bundan yazalım. Title'a göre ileride arama bölümü yapacağız zaten. O yüzden dolayı biz buraya current title diyerek bu arkadaşı da buraya ekleyelim ki bizim bu parametrede kategori id yazdığımız zaman alacağımız şeyler olduğu gibi title yazdığımız zaman da sorgularımıza ekleyeceğimiz şeyleri şimdiden söyleyelim. Daha sonra hemen buraya yeniden bir const diyeceğim ve diyeceğim ki is selected eşittir current kategori id eşittir value diyeceğiz. Daha sonra const on click diyeceğim ve ben aşağı tarafta bir buton yapısı kullanacağım ve butona tıklandığı zaman ilgili sayfaya gidecek ve şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Şu anlık dursun. Birazdan tasarımımızı ayarlayınca click özelliğimizde yazar, bunu test ederiz ama şu anlık bu şekilde kalabilir. Hemen şuradaki şu arkadaşa div class name flex item center ve margin top 1 diyelim ve şunu hemen şöyle aşağı alalım. Hemen burada bir buton kullanacağımı söyleyeceğim. Bu buton kütüphanesini de kullanabiliriz aslında, yani şeyi, ama ben tasarımı birazcık daha kolay bir şekilde yapabilmek için direkt bu şekilde yazacağım. Daha sonra buraya tekrar gelelim. Şöyle class name. Daha sonra cn'yi kullanacağım burada. Şöyle gelelim ve diyelim ki evet, py2 px3 ve full text sm diyeceğim. Rounded full font to semi bold item center gap x ekseninde, yani yatayda boşluk versin bir. Hover özelliği de ekleyelim hazır buna. Diyelim ki hover border purple 700 diyelim ve yumuşak bir geçiş içinde transition ekleyelim. Evet, buradan sonra virgül, eğer ki aktifse, yani seçilmişse, daha doğrusu pardon, eğer ki seçilmişse o zaman border purple 700 olsun yine aynı şekilde ve bir de bg purple 100 olsun diyeceğim. Daha sonra bu butonun on click özelliğine yukarıda yazmış olduğum on click'i ekleyeceğim ve daha sonra bunu yazacağız. Sonra gelelim bu arkadaşların içine. Bu arkadaşların içine hemen şöyle yapacağım. Yukarıda şimdi şu tanımlamış olduğumuz ikon bize bu şekilde tam olarak yeterli değil. Buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki ikon diyerek bunu bu şekilde söyleyeceğim. Bunu bu şekilde söylediğimde de yine okey, ama burada bu ikonla ilgili ikon map, şöyle bir bakalım. İkon type'ın bir kütüphanesi var. Bunu yüklemedik. Onu hatırladım. Sonra kategorinin bir kütüphanesi var. Bunu da yüklemedik. Gerçi burayı yazarken yüklemiş olmam gerekiyordu ama yüklememişiz. Evet, bunları bu şekilde ekleyelim. Sonra tekrar gelelim buraya. Aynı şekilde bu ikonu çağırabilmem için ismini artık zaten değiştirdik. Şöyle yapacağım. Bir süslü parantez ikon ve vv diyeceğim ki ikon size bir boyut verelim bu arkadaşa, süslü parantez 25 diyelim. Evet. Şu an tabi biz bu arkadaşı buralarda döndürmediğimiz için bir şey yapmadı. Evet, şu arkadaşı tekrar kapatıp açayım, bir sıkıntı oldu, anlamadım. Evet, şöyle tekrar geliyorum. Burada ben bu arkadaşları ne yapacağım? Gelip söyleyeceğim. Categories item diyeceğim. Ve bunların değerlerini teker teker dolduracağım. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi K için item'den gelen ID diyeceğiz. Value için item'den gelen yok, yine ID olacak mantıken. İkon için
Evet, bu kalsın. Onu anlatayım, öyle yazalım. Burası da itemden gelen name şeklinde olacak. Şimdi bizim şu yukarıda yazmış olduğumuz ikon map'ta diyeceğiz ki eğer ki computer programming'i gördüysen bu ikonu getireceksin. Müziği gördüysen bu ikonu getireceksin. Bu şekilde bir tanımlama yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Yukarıda bu değişkenin ismi ikon map ve daha sonra diyeceğim ki sana item nokta name diyerek sana bu şekilde bir getirme işlemi yapması gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar alt alta geldi. Sonra tekrar geliyorum. Ben bunun yanına artık bir de label'ımı şurada zaten tanımladığımız gibi label'ımı geleceğim burada söyleyeceğim. Hemen şöyle bir süslü parantez label diyelim. Evet, çok güzel durmadı. Şöyle bir bakalım. Şimdi biz buraya normalde flex dersek yan yana gelir mi? Hemen şöyle bir flex diyelim. Evet, geldi. Güzel, bir sıkıntı yok gibi ama ben şundan birazcık rahatsız oldum, böyle durması. Şunu en azından bir div içinde dursun. Hatta bu arkadaşa şöyle bir class name ekleyelim. Evet, boşluklar iyi aslında. Boşluk ekleyecektim, vazgeçtim. Tamam. Şimdi ben bu arkadaşlardan birine tıkladığım zaman bir sayfaya gitsin ve şurada şu yazmış olduğum border purple ve 700 işte bunlar gelsin istiyorum. Bunun için zaten on click işlemini yazmam gerekiyor. Hemen şurada tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const url eşittir gqs, evet, query string kütüphanesi yukarı eklendi mi bakalım. Eklenmemiş. Bunu benim kendim manuel bir şekilde eklemem gerekiyor anlaşılan. Import diyeceğim. Qs eşittir from query string diyeceğim. Sonra gelelim tekrar buraya yazmaya. Query string nokta string file url'de bir şey yakalamak için bunu kullanıyoruz. Diyeceğim ki url petname ise query aynı şekilde title current title virgül kategori id is selected ya da null, evet, value şeklinde söyleyeceğim ve sonra tekrar gelelim, şurada bakalım. Evet, şurada da tekrar diyeceğim ki bir süslü parantez skip null true ve skip empty string true şeklinde bir tanımlama yapacağım. Sonra tekrar gelelim, burada bu işlemlerden sonra evet, şu parantezden sonra olması lazım. Router nokta, evet, neden gelmedin? Yukarıda tanımladık seni aslında. Const router evet, bakalım. Şöyle, şu arkadaş şöyle olması gerekiyor. Tamam, yani mantıken router, evet, şu an geldi. Şu araya bir tane noktalı virgül eklemişim ya. Şundan dolayı problemi çıkartmış bize. Evet. Şöyle silelim en azından gözüksün. Tamam. Router nokta push diyeceğim ve yukarıda tanımlamış olduğum URL'e göndereceğimi söyleyeceğim. Evet, bakalım ne oldu. Şimdi computer programming'e bastık. Evet, artık görmüş olduğumuz gibi kategori ID ve buraya gitti ve bu da bu şekilde oldu. Tekrar basalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bunu ayarlamış olduk. Tasarımı ben daha önceden birazcık zaten çalışmıştım üstünde, o yüzden fazla uğraşmadım. Direkt görmüş olduğunuz gibi hemen yazdım o yüzden. Bu şekilde bir bölüm yapmış olduk. Evet, şimdi search barımızı yapacağız. Normalde biz bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman yukarıda nasıl URL'imiz değişiyorsa search'e bir şeyler yazdığımızda da buraya title yazıp aynı şekilde verilerin gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili öncelikle bir tane hooks dosyası yazarak başlayalım. Hemen şu şekilde geliyorum. Bir tane klasör oluşturacağım. Daha önce hiç oluşturmamışız. Hooks diyelim ve içine hemen geleyim. Use bounce ts diyelim ve burada yazmaya başlayalım. Şimdi diyeceğim ki burada export function use bounce diyeceğim ve bir tane verinin geleceğini söylemek için bu şekilde yazacağım ve value
virgül delay bir zaman şey olmalı sonuçta. Her yazdığımızda sürekli gitmemeli. Number diyelim aynı zamanda ve 2 nokta diyelim. T ve daha sonra süslü parantez. Evet, bunun içine yazmaya başlayalım. Şimdi ilk başta ben burada şunu söyleyeceğim hemen burada. Const the bounced value virgül set the bounced value diyeceğim ve eşittir use state ve value diyeceğim. Tekrar gelin, burada bir use effect kullanacağız. Parantez parantez. Evet, tamam. Şimdi burada diyeceğim ki bir tane timer yazalım ve süre işlemimizi ayarlamaya çalışalım. Diyelim ki const timer eşittir set timeout parantez. Evet, yazar yazma. Bir dakika, tekrar bir daha yazalım. Set timeout. Tamam, bunlar bu şekilde geldi. Burada diyeceğim ki set bounced value ve buraya bir tane value yazacağım ve timeout seçeneğine de delay diyeceğim ya da 500 yani 5 sadiselik bir gecikme gibi bir gecikme ekleyeceğim. Duruma göre bu değeri arttırabilir, fazla azaltabiliriz. Return diyelim ve tekrar süslü parantez clear timeout diye bir şey tanımlayalım ve diyelim ki burada timer diyerek burada bu arkadaşı temizleyelim. Sonra bu arkadaşların sürekli bu işlemleri yapabilmeleri için şöyle yapacağım. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuraya tekrar geleceğim. Burada her sayfa yenilendiğinde yapabilmesi için value ve delay'ı buraya ekleyeceğimi söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra şöyle tekrar bakalım. Şuraya tekrar gelip söyleyelim ki return, ne yazdık bunun ismine biz? The bounced value diyerek bunu burada tanımlayacağım ve işlemim tamam olmuş olması gerekiyor. Şimdi gelelim tasarımımız bölümümüze, hemen bunu kullanmaya başlayalım. Şimdi öncelikle şuraya tekrar geliyorum. Birkaç tane const tanımlayarak başlayacağım. Hatta diğer arkadaş şeyden birazcık kopyala yapıştır yaparak birazcık hızlandırabiliriz aslında işimizi. Page sayfası, pardon, search item sayfası. Evet, şu arkadaşları şöyle şuradan direkt geleyim kopyalayayım. Hatta kategori ID, title, bunları da aynı şekilde gelip alayım. Bize sıkıntı yaratmasınlar. Şöyle gelip yapıştıralım. Daha sonra bu arkadaşların hepsinin kütüphaneleri var. Teker teker ekleyelim. Next navigation params. Evet ve bunlar use silent'ta çalıştığı için yukarı aynı şekilde use silent diyelim. Tamam. Onun dışında yeni bir tane değer tanımlıyorum hemen. Diyeceğim ki const value virgül set value diyelim ve eşittir use state. Evet, boş olarak gelsin diyelim ve tekrar gelelim. Const the bounced value eşittir use bounce value diyelim. Sonra bu işlemleri yapabilmemiz için yine aynı şekilde bir use effect yazacağım. Şöyle geliyorum. Use effect parantez parantez. Evet. Sonra süslü parantez, tamam. Buraya hemen gelip diyeceğim ki const url, hatta yine aynı şekilde şuradaki şu arkadaştan kopya çekebiliriz. Burada şey yazmıştık. Burada da use effect'te yani başlangıçta çalışmasını söyleyeceğim ki rahat bir şekilde erişebileyim. Ben şunu yapacağım. Her set value değiştiği zaman, bir şeyler olduğu zaman otomatikman ne yapacak? 5 saniye 5 saniyelik bir zaman sonra otomatik olarak gelecek, üst tarafta yenileyecek. Bunu bu şekilde kullanacağız. Şöyle yapalım hemen. Şuradaki evet kategori item, şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve şöyle şuraya yapıştıralım. Const URL, şunun kütüphanesi yüklü mü? Evet,
şöyle yazabiliriz. Bu şekilde de kullanılabilir. Sıkıntı yok. Ya da GS şeklinde de kullanılabilir. Sıkıntı yok. Evet. Bir yerde hata olduğunu söylüyor. Problem değil. Bakarız şimdi ona. Şimdi hatamızın sebebi is selected diyor. Biz tabi is selected ile ilgili burada herhangi bir şey kullanmayacağız. Buraya sadece diyeceğim ki current kategori ID deyip bunu burada yazacağım. Tamam. Şurada skip null ve bu empty string yine aynı şekilde duracak. Yine router push URL okey duracak ama sürekli yenilenmesini istediğim şeyleri burada söylemek zorundayım ki bana daha sonra problem çıkartmasınlar. Evet, bunları sürekli kontrol etmesi gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şimdi artık buraya bir şey yazdığım zaman bir işlemin olabilmesi için benim buradaki bu value değerinin her değiştiği zaman yani input'un her değiştiği zaman onChange özelliğine benim value değerini atamam gerekiyor. Bunun için hemen şöyle geliyorum. Buradaki şu arkadaşa, evet, buranın class name ile biraz oynayacağım, o yüzden enter atıyorum. onChange diyelim ve diyelim ki parantez set value e'den gelen target nokta value diyerek bunu yapmış olmam gerekiyor. Bakalım, bir şey yazalım. Evet, herhangi bir tetikleme olmadı. Şöyle sayfamı bir daha bir yenileyelim. Evet, tekrar bakalım. Target value. Evet, bir de bu arkadaşa tabii şunu da ekleyelim. O zaman herhalde düzelecektir. Bunu yazmadığımız için sıkıntı oluyor. Evet, value. Tamam. Tekrar bir şeyler yazalım. Sayfamı şöyle yenileyeyim. Şimdi şurada bir yanlışlık yaptık. Title bölümünde current title diyor. Biz bunu aslında kullanmayacağız. Biz zaten burada debounded value dedik ve bu arkadaşa burada ihtiyacımız yok. O yüzden tekrar gelelim. Şunu bu sefer düzeltirsem bu sefer bir sorun olmayacaktır. Evet, tekrar şöyle bir şeyler yazalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi artık buraya ben bir şeyler yazdıktan sonra 5 saniye sonra otomatik olarak buraya yapıyor. Artık ben ne yapacağım? Buradaki değeri okuyacağım ve okuduktan sonra burada verilerimi getireceğim. Yine bunlardan herhangi birine tıkladığım zaman bir sıkıntı yok. Bu sorgularımı istersem hem buna hem buna göre yapabilirim. Ya da şunu yapabilirim. İşte ikisinden birini sağladığı zaman ya da duruma göre, en son neyi seçtiyse duruma göre basarak bunu yapabilirim. Ya da bunlardan herhangi birini seçtiği zaman title'ı temizlemesi için de düşünerek bir tasarım yapabilirim. Tamamen tercih meselesi. O artık ayarlamak bize kalmış bir şey. Evet, şuradaki şu arkadaşı da ben birazcık değiştirmek istiyorum. Bu arada burayı temizlediğim zaman burası da otomatikman gidiyor. Şimdi ben bu arkadaşın üzerine geldiğim zaman şu ring olayı olmasın. Bunu da temizleyip bu bölümü bitirelim. Şurada hemen şurada geleceğim. Diyeceğim ki focus disable ring slate 200 dersem sanırım çözeriz ya. Evet. Şöyle bir ring olayı var ama daha belirgin değil görmüş olduğumuz gibi. Hatta 100 falan yaparsam daha güzel durabilir herhalde. Tamam. Yani ya da bunu direkt ring select 100 değil de direkt ring 0 diyerek tamamen de kaldırabilirsiniz. Ama küçük bir tasarım yeterli. Evet, 0 dedim. Bir köşelerde bir şey oldu. Visible diyeceğiz sanırım. Ring visible. Neyse, problem değil. Inset ya da evet, şöyle bakalım, inset sanırım. Yok, inset değilmiş. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Ring select 100 diyeceğim ve bunu bu şekilde kullanarak bu tarafı da yapmış olacağım. Evet, şimdi ilk olarak biz arama bölümünü yapabilmemiz için, arama işlemi yapabilmemiz için bizim şuraya şu satırı eklememiz gerekiyor. Bunu dokümantasyondan yine aynı şekilde bakabiliriz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Diğer projelerimde de yine ben aynı şekilde kullanmıştım. Search alanında eğer ki bir alanda arama yapmak istiyorsanız ve Prisma Silent kullanıyorsanız bu alanı genişletmeniz gerekiyor. Bunun için de Silent kısmına bu şekilde bir arama için izin vermemiz gerekiyor. Ve daha sonra arama yapmak istediğimiz şey neyse, mesela blokta bir arama yapmak istiyoruz ve gelip buraya full text deyip ve bunun content'inde bir arama yapmak istiyorum şeklinde bir yazı yazmamız gerekiyor. Biz de yine aynı şekilde kurs bölümüne gelip bir full text diyerek title diyerek bu arkadaşı yazıyoruz.
Sonra tekrar geliyorum. Öncelikle benim action diyelim şöyle, hatta actions diyelim. Bir iki tane şeye ihtiyacım var. Sorguya ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi get progress. Kullanıcı nerede kalmış? Bunları benim user kartlarımda göstermek istiyorum. Yani daha doğrusu user kart değil, pardon. Kurs kartlarında göstermek istiyorum. Ben şimdi burada kurslarımı listeleyeceğim. Kurslarımı listelerken de bunun içinde ne kadar bir kursla ilerleme yapmış öğrenci, yani kişi, giriş yapan kişi, bunu göstermek istiyorum ve o yüzden dolayı bunu ne yapacağım, yazacağım. Sonra aynı şekilde get kurssız.ts diyerek kurslarımı da aynı şekilde çekeceğim. Şimdi get kursun içinde get progress'i kullanacağım için o yüzden dolayı ilk başta get progress'i yazarak başlayalım. Diyelim ki export const get progress eşittir async, tekrar parantez ve bunun içinde bir user id olacak. Virgül string türde virgül kurs id olacak ve string türde olacak. Daha sonra bu arkadaşlara şöyle yapalım. 2 nokta diyelim ki promise number ve şöyle parantezi kapatalım. Eşittir ve süslü parantez diyerek burada sorgularımızı yazmaya çalışalım. Hemen şöyle bir try catch diyorum. İlk başta try'da kodlarımızı hemen yazalım. Diyelim ki const published published chapters diyelim ya da evet daha mantıklı. Evet, Prisma DB nokta chapter nokta find many şöyle, evet süslü parantez, tamam. Daha sonra burada diyeceğim ki where kurs id'de kurs id ve is published true mu şeklinde bir sorgu yapacağım ve buraya bir de select ekleyeceğim ve diyeceğim ki id true diyerek bunu bu şekilde yazacağım. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const published chapters id, chapter id istesek daha mantıklı olur. Id eşittir publish chapters nokta map ve yukarıdaki bu arkadaşları ne yapacağım? Döndüreceğim. Chapter diyelim ismine, eşittir chapter nokta id diyerek bu arkadaşa id'leri ekleyelim. Sonra tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const valid completed chapters eşittir await prisma db user progress. Daha sonra count ve parantez, süslü parantez, burada sorgumuzu yazalım hemen. Diyelim ki ver user id virgül, daha sonra chapter id in published chapters ids diyeceğim. Virgül, daha sonra is completed ya da şöyle içinde bir şey olmasına gerek yok. Direkt true diyerek bunu yazalım. Tamam. Sonra gelelim, burada biz bu yapmış olduğumuz bu valid complete ile birlikte ne yapmış olduk? User'ların gelmiş olduğu şeyleri tamamlamış mı, tamamlamamış mı? Bunu burada görmeye çalışıyoruz ve bu şekilde bir sorgu yapmış olduk. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki burada const progress %. Evet. Yani yüzdesel olarak bunu hesaplamak da istiyorum ve bunu da ne yapacağım? Direkt burada hesaplayıp döndüreceğim. Diyeceğim ki valid chapters publish chapters'a böl. Böldükten sonra, hatta dur şöyle yapalım. Publish ids nokta length'te böl ve çarpı 100 dersem bana yüzdesel olarak bunu hesaplayacaktır. Ve return yukarıda yazmış olduğumuz progress %. Evet, bunu bu şekilde yazalım. Tamam. Sonra aşağı doğru gelelim. Burada bizim yine error kısmımız var. Error kısmı için şöyle yapalım. Kendimiz yazalım. Diğer sayfaya gitmeye üşendim şu an. Console.log tekrar şöyle. Evet, get progress. Tamam. Evet.
Hatta yanına bir de error mesajını da yazdırırız sanırım. Error nokta mesaj, error sanırım. Tamam, error yazacağız. Evet, sonra tekrar gelelim, return 0 ya da null bir şey döndürmesini söyleyelim son olarak, hata olduğu zaman. Evet, burası tamam. Şimdi gelelim kurs bölümümüzle ilgili. Şimdi progress'imizi buraya dahil ederek API'mizi hemen yazalım. Öncelikle bir tane type yazarak başlayacağım. Diyeceğim ki course with progress with category diyelim. Kategorilerimizi de buraya dahil edeceğiz ve burada öncelikle kurs diyerek Prisma Silent'tan şu arkadaşı ekleyeceğim. Daha sonra V diyeceğim. Şimdi bizim burada birleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. O yüzden dolayı bunları teker teker yazıyorum. Şimdi kursa ek olarak kategori diyelim. Ve kategori ya da null şeklinde bir şey yazalım. Daha sonra chapters diyelim. Ve diyelim ki ID türü string ve birden fazla olabilir diyelim. Sonra progress diyelim ve buranın da bir number değeri olduğunu söyleyelim ve null olduğunu söyleyelim. Bu şekilde olsun. Sonra tekrar gelelim buraya, bir tane type yazarak devam edeceğim. Get kurs eşittir. Şimdi user ID türü string, title zorunlu olmasın, türü string yine. Daha sonra kategori ID yine zorunlu olmasın, string diyelim. Daha sonra hemen burada export const get courses async parantez süslü parantez, burada user ID title virgül kategori. Evet, şöyle yapsak, kategori ID yukarıda get courses. Evet, gelmedi. Bakalım. Şunu şöyle direkt kopyala yapıştır yapalım. Buraya şöyle bir daha bakayım. Gelmedi. Şu an şöyle yazalım. Bir hata alırsak daha sonra gelir bunu düzeltiriz. Olmazsa tamam, get courses ve şuraya 2 nokta ekleyeceğim. Diyeceğim ki promise ve yukarı yazmış olduğumuz şu kurs with, evet gelmedi o arkadaşlar. Evet, şunu şöyle direkt yazalım. Kopyala yapalım. Dizi şeklinde olduğunu söyleyeyim. Ve bu arkadaşı şöyle kapatıp süslü parantez açayım. Evet. Bir hata yoktur umarım diye düşünüyorum. Daha sonra eğer bir hata alırsak tekrar gelip buraya bakarız. Süslü parantezimi açtım ve burada kapattım. Aynı şekilde burada kodlarımı şimdi yazmaya devam edeceğim. Tamam. Şöyle birazcık büyüteyim rahat gözükmesi için. Tamam. Hemen buraya öncelikle bir try catch işlemi yazarak da başlayacağım. Try işleminde öncelikle const courses eşittir await prisma db nokta kurs nokta find many diyerek kurslarımı çekeceğim. Çekmiş olduğum kurslara öncelikle bir iki tane şart verelim. Neye göre çekeceğiz? Publish mi? Yani yayınlanmış mı bu kurs? Onun dışında title alanı contains title diyeceğim. Sonra tekrar gelelim. Burada virgül, aynı şekilde kategori ID'sini de buraya ekleyelim. Evet, buraya arama yerinden dolayı contains ekleyerek bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Sonra where kısmının dışında tekrar geliyorum. Dahil etmek istediğim başka yerler varsa bunları dahil edeceğim. Bunlardan bir tanesi kategori ve true diyelim. Daha sonra chapter'larımızı buraya dahil edeceğiz ve süslü parantez where ve burada da is published olanlar, yani sadece yayında olanları dahil edeceğiz. Daha sonra select diyelim, yine aynı şekilde ID'lerini dahil etmek istediğimi söyleyeyim. Tekrar virgül. Evet, şöyle bakalım. Evet, burası değil. Şöyle şuradan yapalım. Bizim şöyle bir tane daha veri tabanımız vardı. Bunu da aynı şekilde gelip dahil edelim ve diyelim ki where burada da user ID diyelim. Sonra tekrar gelelim, burada order by, evet include'dan dışarı diyeceğiz. Evet, order by ve burada da diyelim ki create at
desk'e göre sırala diyelim. Evet, bunları bu şekilde söyleyelim. Bu birinci sorgumuzda ama tam olarak tabii ki yeterli değil bu sorgu bize. Yani daha doğrusu kursu değişkenine atadık biz bu kursu. Ama biz tam progresimizi de buraya aynı zamanda eklememiz gerekecek. O yüzden dolayı şöyle yapalım hemen. Diyeceğim ki const courses with progress course with neyse işte şu uzun arkadaştan. Daha sonra kategori eşittir await promise all diyelim ve parantez ve bunun içinde hemen courses yazmış olduğumuz courses'ı burada döndüreceğiz. Diyeceğiz ki courses.map async kurs olsun ismi, şöyle süslü parantez ve burada yazalım. Diyelim ki eğer ki kurs purchases.length eşitse 0'a, o zaman return kurs diyelim, virgül ve progress null diyelim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim. If'ten sonra şuraya map'in içinde döndürelim. Evet. Diyelim ki const progress percent diyelim. Yine yüzdesi için await get progress. Evet, kütüphanesinde ekledi. User id kurs.id diyerek kursun yüzdesini verebilmek için bunları ne yapıyorum? Yazıyorum. Daha sonra bir return döndüreceğim. Süslü parantez 1 2 3 kurs virgül progress progress percent diyelim şu şekilde. Tamam. Evet, buraya kadar işlemlerimiz okey gibi. En son olarak da burada return şu yazmış olduğumuz şu arkadaşı burada ne yapacağız? Döndüreceğiz. Evet. Sonra hata kısmına gelelim ve hata kısmı içinde şunu şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım. Buraya yazayım ve burada da get courses yazsın. Burada da birden fazla değer olduğu için dizi şeklinde olduğunu söyleyelim ve bu şekilde API'lerimizi hazırlamış olalım. Şimdi artık ne yapacağız? Bir komponent oluşturarak burada kartlarımızı yazacağız. API'lerimiz hazır zaten. Evet, şimdi kurs sayfamızı yapmaya başlayalım. Yani kartlarımızı daha doğrusu yapmaya başlayalım. Şimdi kartlarımızı yapmak için öncelikle şöyle veri tabanıma bakacağım. Ben şu an kategori ID'lerin hepsinin aynısını yaptım. 3 tane zaten şu an şeyim var. Tasarımda rahat bir şekilde görebileyim diye. O yüzden dolayı şu ID ile üçünü de aynı şekilde yaptım. Siz de isterseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim biz bu arkadaşları çekme işlemine başlayalım. Şöyle yapacağım. Şimdi normalde bizim burada bir yazmış olduğumuz get kursusumuz var. Öncelikle bizim aynı şekilde bu arkadaşı buraya çekmemiz gerekiyor. Biz burada bu işlemi çekerken de burada normalde search sayfası ya burası. Buraya bir şey yazdığım zaman otomatik olarak buraya title'la bu geliyor ya da bir de kategori ID'm var. Benim öncelikle bu değerleri yakalamam gerekiyor. Bunun için bir tane interface yazacağım ve diyeceğim ki search page props diyelim. Daha sonra burada yazacağım şey search params diyeceğim bu şekilde ve daha sonra tekrar yakalamak istediğim değerleri söyleyeceğim. Title türü string şekilde ve bir de kategori ID diyeceğim ve bunun da türü yine aynı şekilde string diyeceğim. Sonrasında bu arkadaşlar geleceğim, yine buraya ekleyeceğim. Evet. Bunları buraya yazdıktan sonra benim kursları daha sonra çağırabilmek için yazmış olduğum bu get kursusu hemen burada çağıracağım. Ama bu get kursusun birden fazla parametresi vardı. Bunlar user ID, title, category ID gibi çeşitli özellikler. Bunun için öncelikle bir user kontrolü yaparak başlayalım hemen. İlk başta şöyle nerede yapalım? Şurada başlangıçta yapalım. Diyelim ki const user id eşittir out diyelim ve Clark'ten bu arkadaşı alalım. Daha sonra if user id yoksa eğer beni return
redirect işte ana sayfaya yönlendir diyelim. Onun dışında başka ne diyeceğiz? Hemen ben şöyle diyeceğim. Const courses diyelim. Eşittir await get course. Evet, get courses. Daha sonra parantez, süslü parantez. User ID ve benim title ve kategori ID'mi zaten alacağım. O yüzden nokta search params diyerek bu arkadaşları buraya yazacağım. Evet, bakalım get courses'ın burada diyor bir hata yapmışsın diyor. Şurada eşittir unutmuşum, o yüzden dolayı. Evet, şuraya eşittir ekleyelim. Bakalım, bir de şurada bir hata yaptığımı söylüyor. 60. satır. Evet, 60. satırda şurada parantez hatası yapmışım. Normalde return'den sonra eğer parantezi bu şekilde açarsak HTML kodları gireceğimizi söylüyoruz ama süslü parantez açarsak bu şekilde değerler girebileceğimizi söylüyoruz. O yüzden süslü parantez açmamız gerekiyordu. Bu arkadaşı bu şekilde yazıyorum. Tamam. Şu an için bu çekme işlemi yaptık ama tabii şu an için bir şey göremedik. Şunu yapabiliriz burada. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Console.log courses dersem bana bu bir veri varsa getirmesi gerekiyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi bana burada verileri getirdi. Tamam, güzel. Veriler geldiğine göre silebilirim. Sonuç olarak gördüm, problem yok. Şimdi yapmam gereken diğer şey ise buraya bir tasarım yapmak. Şurada şimdi bununla bir işimiz kalmadı artık. Bir komponent klasörü. Komponent klasörünün içine yeni bir dosya oluşturayım. Dosyamın ismi course list diyelim. Ve tsx ve daha sonra tekrar bir tane daha gelip aynı şekilde oluşturacağım. Course kart .tsx diyeceğim. Bir liste işlemi oluşturacağım. Bu listeyi daha sonra çağırabileceğim ve bu listemin içinde de kartlarım olacak. O yüzden dolayı bu şekilde bir tasarım yaparak başlayacağım. Şimdi öncelikle kurs listemizi yazarak başlayalım. Şimdi kurs listemizde bizim buradaki API'miz gibi olacak. Yani yazmış olduğumuz action gibi olacak. Şu yukarıdaki şu arkadaşa ihtiyacımız var ki yine aynı şekilde biz bununla birlikte bir interface yazalım. Yazmış olduğumuz interface'teki döndüreceğimiz gelen veriler bu şekilde dönsün istiyoruz çünkü. O yüzden dolayı direkt bu arkadaşı buraya kopyalayarak başlayabilirim. Tabi bunu kopyaladıktan sonra bu arkadaşın kütüphanelerinde unutmamak gerekiyor. Kurs ve kategori kütüphanesini ekleyelim hemen. Daha sonra buraya hemen bir interface ekleyeceğim. Daha sonra kurs list props diyeceğim ve burada items yukarıdaki şu uzun isimli arkadaş ve bu şekilde yazacağım. Sonra ben yine aynı şekilde bunu burada course list props ve bunun içinde de items'ları yazacağım. Page sayfasında artık ben buradaki bu alanıma geleceğim. Bu kurs listi yazacağım. Şimdi şurada bir hatam var, öncelikle onu halledelim. Grid calls 5 diyor. Burada call span 1 diyor. Burada da call span 4 demesi gerekiyor. Toplamı 5 olması gerekiyor çünkü, o yüzden dolayı. Tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki kurs list. Evet. Ve buraya tekrar gelelim. Itemlar için yukarıda yazmış olduğumuz kursusları buraya ekleyeceğim. Evet, şuraya kurs list şeklinde geldi. Güzel. Şimdi gelelim kurs listemizin tasarımını yapmaya. Şimdi ben bu dörtlük alanda yine yeniden bir grid oluşturacağım ki bu alanı bölebileyim. Diyeceğim ki grid mdd grid calls 2 lgd grid calls 3 2x large'da grid calls 4 diyeceğim ve boşluklar için gap 6 diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Benim burada bir items'ım var, zaten diğer sayfadan verilerimi gönderdim. Burada bu items'la bu verileri burada ne yapacağım? Döndüreceğim ve getireceğim. Maps diyelim. Map diyelim. Şöyle bir daha parantez ismi item olsun artık. Şöyle yapalım. Tekrar parantez. Evet. Şimdi tekrar anlayabilmemiz için şöyle bir tane A yazayım. 3 tane A olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam, yani 3 tane değerim olduğu için bana 3 tane değer getirmesi gerekiyor.
Evet, görmüş olduğumuz gibi 3 tane A'mız da geldi. Bir sıkıntı yok. Artık ben burada istediğim gibi bir tasarım yapıp döndürebilirim. Şimdi burada bir hata aldık. Key ile ilgili bir hata alıyoruz. Şu an tasarımımızı oluşturalım zaten. Key'imizi de ona göre ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Hemen gelelim kurs kartımıza. RAFC diyelim. Şimdi ben bu arkadaşın içine yine aynı şekilde buradan gelen döndürmüş olduğum bu döngüyle birlikte gelen değerlerden birkaç tanesini gelip burada tasarımımda yazıp döndürmem gerekiyor. Bunları şöyle yapacağım ama interface yine aynı şekilde kurs kart props diyeceğim ve id string diyelim, title string diyelim, image url string diyelim, chapters length diyelim ve number olsun, price diyelim, number olsun. Evet, başka ne kaldı? Progress alanı ekleyelim, number ya da null diyelim. Bir de son olarak kategori bölümü ekleyelim ve buna da string diyelim. Evet, bu değerlerin hepsi zorunlu olsun. Evet, zot'la birlikte geldi. Zot falan istemiyorum ben. Kategori string. Tamam. Nasıl geldi onu da anlamadım gerçi. Tamam. Evet, şimdi gelelim aynı şekilde buraya control space, şöyle control space virgül hızlı bir şekilde control space ile bunları hallediyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelip burada artık tasarımımızı yapabiliriz. Şimdi normalde ben bu arkadaşı zaten tıkladığım zaman bir sayfaya gitmesi gerekiyor. O yüzden ben burada direkt bir link yapısı kullanabilirim. Evet, şöyle değil, şöyle. Evet. Sonra ben bu linke hemen şöyle bir href ekleyeyim. Hata almamak için zaten şöyle diyelim. Diyeceğiz ki kursus sayfasında id'ye göre sen gideceksin diyelim. Bu şekilde bir tanımlayalım. Sonra div diyelim ve burada class name group ekleyelim. İçindeki tüm değerler için bunu kullanabiliriz. Daha sonra üzerine geldiğimiz zaman bir gölgelendirme olsun. Shadow sm diyelim. Translation diyelim. Taşan bölgeler varsa gizlesin. P4 H'de full diyelim. Şöyle yazalım. Duruma göre beğenmezsek değiştiririz. Tekrar şöyle yapalım. Div gelelim. Buraya bir class name relatif bir yapı olsun. V de full aspect video boyutunda olsun. Rounded LG olsun. Ve taşan bölgeleri yine gizlemesini söyleyelim. Hemen buraya öncelikle bir image ekleyeceğim ve burada şöyle, evet, fill diyeceğim, yani kaplasın. Class name diyelim, object cover, daha sonra alt verelim, title diyebiliriz burada. Daha sonra yani alt değerlerini mecbur veriyoruz, yoksa sürekli hata yazıyor ve deploy ederken de problem oluyor. Yani bir şey yazmasanız da olabilir ama yukarıda şu an bir verimiz olduğu için direkt bunu bu şekilde yazabiliriz. Evet, image'lerimizi şu şekilde söyledik. Bakalım ne oldu, ne bitti. Tabi şu an için biz bu kurs kartımızı yazıyoruz ama burada göremiyoruz. O yüzden dolayı burada da bir yandan görmek de isteyelim. O yüzden dolayı şöyle tekrar buraya gelelim. Burada şu arkadaşı şöyle gelelim. Diyelim ki kurs kart, ilk olarak key'ini vererek başlayacağım. Item nokta id diyelim. Chapters length diyor. Item'dan gelen chapters length diyelim. Sonra bakalım id diyor. Item'dan gelen id. Başka image URL diyor. Item'dan gelen image URL. Price. Evet, başka ne kaldı? Progress kaldı. Item'dan gelen
Tamam. Başka kategori. Evet, onu da yazmıştık. Bakalım gelmedi. Control Space. Evet, kurs list bakalım hemen şöyle. Ops, nerede? Kurs list, kurs kart. Evet, buraya kategori yazmıştık normalde. Buraya mı eklemedik? Virgül, Control Space. Evet, kategori gelmemiş. Burada process, burada hata var diyor. Sanırım şu tek olacak. Tamam, bunlar geldi. Şöyle hemen şuraya tekrar gelelim. Bunun kategorisini de ekleyelim. Nerede? Kurs list. Bakalım. Kategori. Item'dan gelen kategori diyelim. Tamam. Evet, şu şekilde bir tasarımımız oldu şu an için. Şöyle küçülttüğüm zaman 1, 2, 3. Evet. Tamam. Şimdi aynı zamanda biz boş olduğu zaman, mesela şu an boş, buraya da bir şeyler yapmamız gerekiyor ama şu an öncelikle şu kurs kartımızı tamamen bitirelim. Şu an için resimlerimiz vesaire güzel duruyor. Şimdi aynı şekilde tekrar gelelim. Biz bunun title'ını vesaire yazmamız gerekiyor. Tekrar şurada yeniden bir tane div oluşturayım ve buraya bir title alanı ekleyelim. Şöyle class name diyelim. Flex call padding top 2 diyelim. Evet, bakalım neden gelmedin? Şöyle yapalım. Şuraya tekrar bir tane daha div açalım. Class name diyelim. Evet, şöyle hemen şuradaki şu tasarıma bakalım. Evet, burada Control Space yaptım ama gelmemişti, anlamadım. Bazen kategoriyi de atladı açıkçası. Bunu da atlamış. Yine aynı şekilde title diyelim. Ve bu arkadaşlar da title'lar buraya gelmesi gerekiyor. Computer Programming tekrar tıklayalım. Evet. Şu şekilde geldi. Şimdi bu arkadaşları hemen birazcık süsleyelim. Şuradaki şu div class name'ine text'ine işte normalde text'i sm ya da lg olsun. mdd text base olsun. Font'u medium olsun. Group hover ekleyelim biz bu arkadaşa. Group hover ve üzerine gelindiği zaman text purple 700 olsun. Yumuşak bir geçiş olsun diyelim. Evet. Şöyle group hover'la bunu yazdık. Tamam. Şimdi aynı şekilde bunun altına bir tane de kategori bölümü ekleyelim. Hemen şuraya şöyle bir tane P diyelim ve süslü parantez kategori diyelim. Evet, kategori, burada kategori item kategori. Evet, normalde kategori nokta name olması gerekiyor. Şöyle yazarsam evet, o da gelecektir. Computer Programming diye bu şekilde geldi. Buna herhangi bir efekt eklemeyelim ya da şey yapabiliriz. Bu arkadaşa şöyle yapalım hemen. P class name padding 3, sonra padding 3 background purple 200 diyelim. Olmadı. Bir de şöyle yapalım. Rounded 2x large ve evet, tekrar bakayım. Text'i sm olsun diyelim. Hatta şu arkadaşı şuradan kesip şuraya alsam nasıl gözükür? Evet, bir değişiklik olmadı. Evet, biz bu en iyisi şunu kullanmayalım hiç. Şunları da kullanmayalım. Sadece tek sm diyelim, bu şekilde dursun. Duruma göre olması tasarımda bir değişiklik yaparız. Ama en azından şuraya bir tane margin top
bir diyeyim ki bir boşluk olsun. Tamam. Daha sonra olmazsa oraya bakacağız. Tekrar gelelim aynı şekilde. Şuraya bir tane daha div açalım. Ve buraya bir class name diyelim. My 3 diyelim. Flex item center diyelim. Gap 2. Evet. Buraya da şimdi chapter'ımızla ilgili bölümleri ekleyeceğiz. O yüzden dolayı bunu yazdık. Hemen şöyle gelelim. Bir tane span yazalım. Ve daha sonra süslü parantez chapter length, daha sonra tekrar diyelim ki chapters length eşitse 1'e, o zaman chapter, ama değilse o zaman chapters desin diyeceğim. Evet, nerede hata yaptık? Burayı yaptıktan sonra bir şey söylediğine göre şurada birden sonra soru işareti var. Büyük bir ihtimal bunda yapmışızdır hatayı. Evet, şu an bir chapter, iki chapter, kaç tane chapter varsa bunları bize direkt bu şekilde söyledi. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane açıklama satırı ya da yer yapalım şöyle. Progress diyelim. Burayı daha sonra ekleyeceğiz. Eğer ki null değilse o zaman bana şu tasarımı ver diyeceğim. Şöyle bir tane div açalım ve burası test yazsın. Daha sonra biz bu arkadaşı ne yapacağız? Dolduracağız. Ops. Bakalım şöyle tekrar. 2 chapters divs progress null. Evet, şöyle diyeceğiz. Tekrar bunu sileyim. Parantezleri karıştıracağım yoksa. Şöyle yapalım. Eşitse null'a. Tekrar bundan şöyle. Tekrar evet, şurada bunu göstersin. Değilse de bunu göstersin şeklinde yapalım. Evet, şöyle buraya bir P. Evet, bunların şöyle bir tane div açıp kapatalım burada. A diyelim. Bundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım. B diyelim. Evet, şöyle bakalım. Evet, yine tıkladım yanlışlıkla ben. Şu an B yazıyorlar. Tamam. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Buraya şimdi normalde şunu diyebiliriz aslında. Eğer ki kurs alınmışsa, bir şey olduysa o zaman ne olması gerekiyor mantıken? Burada onu göstermesi gerekiyor, ama alınmamışsa burada bir fiyat yazdırabiliriz. Şöyle P diyelim biz bu arkadaşa. O yüzden daha sonra tekrar gelelim burada. Diyelim ki format price mıydı? Evet, şöyle yazmış olduğumuz TL için tekrar buraya price diyelim. Evet, buraya fiyatlarını en azından yazdırmış olduk. Sonra tekrar gelelim. Biz bu arkadaşlara bu arada şöyle bir border vesaire bir şey ekleyebiliriz. Aslında border desek ve border purple 300 desek nasıl olur? Ya da border, tamam, okey, bir de background eklesek aslında birazcık daha güzel durabilir. Şöyle bir tane BG purple 400 diyelim. Evet, çok şey oldu. 100 diyelim biz en iyisi. Evet, şu şekilde olsun. Tamam, güzel. Tam Udemy gibi olmadı tabii ki. Renkleri birazcık kendimize göre ayarlıyoruz ama bu şekilde de tabii ki biraz aynısını yapmıyoruz sonuçta, yani temel olarak. Evet, tamam, şu şekilde olsun bu da. Onun dışında şuradaki şu iki chapters vesaire güzel. Şu computer programming'i aslında bu arkadaşı da şey alabiliriz. Onu da hemen bir yapmayı deneyeyim. Şöyle tekrar geliyorum burada. Kategori. Evet. Burada bizim zaten bir tane batgemiz vardı. Bu batgelerden kendimize uygun bir şey yazdık mı hatırlamıyorum. Açıkçası herhalde yazmamışızdır.
Şöyle tekrar gelip atalım şunu bakalım. Botke'yi atarsam nasıl duracak? Yani güzel. Hemen burada bir class name diyelim ve diyelim ki P1 diyelim. Birazcık genişleteyim sağdan soldan. P2 diyelim ya da 1.5 dememiz gerekiyor. Daha sonra buna bir de BG Purple 400 diyelim. Evet, pek de şey olmadı. 700 dersem koyu bir tane olacaktır. Evet, şu şekilde tamam. Bunun hover özelliğini de kaldırmak istiyorum. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Hover BG Purple 700'ü tekrar aynısından vereyim. Evet, şöyle artık tamam, yok bir şey. Evet, bu şekilde bir bölümümüz oldu. Şimdi gelelim Education'a tıkladım. Burası boş görmüş olduğumuz gibi. Bunu da hemen aynı şekilde gelip ayarlayalım. Kurs listeme geliyorum. Burada items bakalım şurası. Aynı divin içine mi yazsak? Şöyle yapalım. Şuradan tekrar geleyim. Bir tane daha yazayım bundan. Şundan şöyle gelelim. Tekrar buraya gelin, bir tane div açalım. Ve buraya diyelim ki tasarımı bozmaz diye düşünüyorum. Duruma göre bakarız. Diyelim ki items.length eşittir 0'a vv parantez. Evet, burada o zaman bir tasarım yapabiliriz. No courses not found. No diyoruz. Bir de not demek mantıksız olur. Evet. Şu education'a tıklayalım. Bakalım. Evet. Bu arkadaşı hemen birazcık şekillendirelim. Bir class name text center. Bir de background yellow 300 diyelim mesela, nasıl olacak? Evet, birazcık daha açık yapabilirim. 2. Daha sonra padding 3 rounded 3x large diyelim. Evet, şu birazcık daha açık olabilir ya da şunu yapabiliriz. Opacity ekleyelim. Biz buna opacity'sine 35 diyelim. Evet, olmadı. Birazcık daha açık 70 diyelim. Evet, şu şekilde olsun. Evet. Şunun köşelerinin bükülmesi birazcık fazla oldu. X large desem sanki daha iyi olur gibi. Tamam. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Ya da şuna şey diyelim, hiç BG opacity'yi karıştırmayalım. Şuradaki şu rengi BG opacity, BG yellow 100 diyelim. Yazı içinde text black diyelim. Ve aynı zamanda font semi bold diyelim. Bu şekilde yaparsam tamam, daha mantıklı olacaktır. Evet, bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Artık ne yapacağız? Bunların detay sayfaları ve diğer sayfalarla aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi kurs detay sayfamızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman bizi kurs şu şekilde bir ID'li bir sayfaya gönderiyor. Öncelikle bu sayfanın yerini vesaire bir oluşturalım. Hemen şöyle geliyorum, açıklaması şeklinde kurs diyelim ve daha sonra tekrar aynı şekilde burada ne yazmışsam kursus yazmışım, demek ki yine aynı şekilde gideyim. Tabi dosya şeklinde oluşturacağım yine. Şöyle kursus ve daha sonra bu kursun içine yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bir tane daha folder ekleyeyim. Component diyelim. Evet, şöyle olsun. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Burada görmüş olduğumuz gibi dinamik bir ID'miz var. O yüzden dolayı ben buraya dinamik ID olarak bir dosya oluşturmam gerekiyor. Buraya da kurs ID diyeceğim. Evet, yanlış söyledim. Bunu sileyim hemen. Kurs dosyasının içine tekrar new folder bu şekilde ve tekrar bunun içine bir tane page.tsx ve rafc diyeceğim. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bir sayfa geldi. Şimdi ben bu sayfaya, yani şimdi sonuçta burada bizim kurslarımız oynatılacak. Oynatılacağı için birazcık böyle Udemy'nin benzeri tarzda bir içerik yapmam gerekiyor. Sağda ya da solda bir tane bölüm olmalı. Videoları oradan ona göre geçebilmeli. Onun dışında normalde Udemy'de videoyu izledikten sonra
işte otomatik olarak geliyor ama biz işte bunu bir butona bağlayacağız. Benzer bir şekilde tamamladıysa bölümü otomatik olarak tamamladı gibi bir şeyler olması gerekiyor. Yani kullanıcı progress bölümü yaptık ya, onu ekleyeceğiz gibi çeşitli bölümler yapacağız. Şimdi bizim normalde bu page sayfamıza aynı şekilde tekrar gelelim. Bir tane de ekstra olarak kurs ID sayfamıza bir tane de layout ekleyelim ki tasarımımızı yapmamız daha kolay olsun. Layout.tsx, tamam. Hemen şöyle rafçı diyorum. Buradaki bu ismi düzeltelim hemen. Kurs ID page layout diyelim. Tekrar şu arkadaşa da geleyim. Bunu da hemen şöyle düzelteyim. Kurs page ID diyelim. Tamam, isimleri farklı olsun ki deploy etmek istediğimiz zaman bize problem yaratmasın. O yüzden dolayı ne kadar az hata yaparsak deploy etmemiz o kadar kolay olur. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim biz burada görmüş olduğumuz gibi burası. Benim yani buraya öncelikle bir tane ne yapmam gerekiyor? Bir tasarım yaparak benim bunun içindeki sayfaları düzgün bir şekilde getirmem gerekiyor. Öncelikle ben bu arkadaşa hemen şurada geleceğim. Bir tane interface yazacağım. Interface'imin ismi kurs şöyle diyelim props ve daha sonra children'ı olacak ve React Node diyelim. Evet. Sonra parametrelere ihtiyacımız var ve bizim parametremiz zaten klasör ismimiz aynı şekilde olması gerekiyor. Kurs ID ve string diyeceğim. Sonra tekrar gelelim burada aynı şekilde bu arkadaşı söyleyelim. Evet. Children ve param. Buraya kadar tamam. Şimdi kullanıcı eğer ki giriş yaptıysa otomatik olarak ne yapması gerekiyor? Bir veri gelmesi ama giriş yapmadıysa da başka bir sayfaya yönlendirmesi gerekiyor. Hatta kursu satın almışsa bu şekilde olması gerekiyor. O yüzden dolayı bununla ilgili sorgularımızı yazarak başlayalım hemen. Diyeceğim ki const user id. Normalde demo içinde aslında farklı bir sayfa yapılabilir. Duruma göre bakacağız. Şöyle out diyelim. Ya da aynı sayfada da yapılabilir aslında. Evet, şöyle diyelim ki user id diyelim. Daha sonra return redirect next navigation, şöyle ana sayfaya yönlendirsin. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim aynı şekilde sorgumuzu yazmaya. Hemen const kurs diyeceğim ve await prism eşittir await prisma db nokta kurs nokta find unique diyeceğim. Çünkü tek bir değer arıyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bunu bu şekilde söylemem gerekiyor. Daha sonra diyeceğim ki word id parametreden gelen kurs id diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Include diyelim şu şekilde. Chapter'larımızı yine aynı şekilde eklememiz gerekiyor ve chapter'ımız publish edilmiş mi? Bunları da aynı şekilde bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunları da dahil ediyoruz. Sonra tekrar yeniden bir include işlemi. Burada ekstra olarak user'ın durumunu aynı şekilde almamız gerekiyor. Diyeceğim ki where yine aynı şekilde user id'ye göre bana bu arkadaşı getirsin diyeceğim. Sonra tekrar gelelim başka. Evet, chapters. Şurada bu arkadaş aynı zamanda sıralama işlemi olsun. Bizim normalde position diye bir özelliğimiz vardı. Aynı şekilde burada bu sıralamayı da yapalım. Eğer ki bu verilerden herhangi biri yoksa otomatik olarak bizi yönlendirmesi gerekiyor. Şu arkadaşı şöyle gelip kopyalayayım ve buraya kurs diyelim ve bizi ana sayfaya yönlendirsin. Ya da işte normalde başka bir sayfa yapılabilir. İşte normalde Udemy'de olduğu gibi kursun tanıtımının olduğu bir sayfa yapılabilir ama biz o kadar fazla uğraşmayalım. Sonra tekrar geliyorum. Aynı şekilde const progress count diye bir bölüm oluşturacağım ve burada da benim yüzde olarak göstereceğim bir bölüm olacak ve o yüzden bu arkadaşla buraya yazıyorum ki yüzdemi gelip burada yine aynı şekilde söyleyip çalıştırabileyim. Buraya kadar işlemlerim tamam. Şimdi hemen gelelim burada tasarımımızı yapmaya. Biz burada bir sidebar tarzı bir tasarım yapacağımız için öncelikle buraya bir h-full diyelim. Daha sonra bir tane div açayım ve buraya bir class name ekleyeceğim. H 24'lü sanırım. Şöyle bir bakalım. Evet, birazcık daha düşük bir şey yapalım. 18 yok. 20 o zaman. Şöyle bakalım. Evet, 80 piksellik bir boşluk vereyim. Daha sonra mdd pl 80 diyelim.
fixed inset y 0 v de full ve z indeksi en yukarıda olmasını istiyorum. O yüzden 50 diyeceğim. Sonra buraya bir tane navbar ekleyeceğim. Şu an için bir navbarımız yok. Bunu yapacağız. Sonra tekrar gelelim buraya. Aynı şekilde bir tane daha div oluşturalım. Ve buraya şöyle hatta yazalım isterseniz. Ya da hiç uğraşmayayım ya da süslü parantez açıp yazmam gerekiyor ya da hiç şey yapmayayım. Hidden diyelim. Buraya diyeceğim ki md ya da şöyle diyerek yazabiliriz. Navbar tamam. Hidden md'de flex bir yapı olsun. Ve h'de full olsun diyeceğim. Burada da benim kurs sidebar'ım olacak. Şöyle yapalım. H full. Buraya da yine bir V80 diyelim. Ve flex call diyeceğim. Fixed bir yapı. Inset Y0 diyelim yine. Evet, siz yine z indeksi 50 olsun. Bu şekilde olsun. Sonra tekrar geleceğim. Burada bir tane daha div çalıştıracağım. Ve bu divde de diyeceğim ki, hatta div değil burası, main olsun. Burada da diyeceğim ki benim children'ım olacak. Yani içeriğim olacak. Bu arkadaşı da gösterebilmek için şu an tabi hiçbir şey yazmadık. Üst üste geldiler. Görmüş olduğumuz gibi. Bizim bu arkadaşı birazcık kaydırmamız gerekiyor. MD'de PL 80 diyeceğim. Padding top 24 diyeceğim ve H'de full diyeceğim ve şu arkadaşın yerine şöyle şuraya bir yere atamış olacağım. Evet, şimdilik bu şekilde kalsın. Şimdi yavaş yavaş tasarımlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi benim navbar alanımı yaparak başlayacağım. Öncelikle komponent klasörüme geliyorum. Bir tane dosya kurs navbar.tsx rafc diyelim ve bu arkadaşı yapmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşın öncelikle bir iki tane props olacak. Bunları ekleyelim. Öncelikle sonra diğer sayfamızda çağırıp aynı şekilde tasarımını yapmaya çalışalım. Şimdi navbarımda şöyle yapacağım. Diyeceğim ki interface kurs navbar props diyelim ve daha sonra kurs ve kursdan Prisma Silent'tan gelecek ve daha sonra tekrar süslü parantez, burada chapters, tekrar parantez, chapter, evet kütüphanesi yüklü değilse yükleyelim, chapter ve tekrar süslü parantez, burada diyeceğim ki user progress. Evet, bu arkadaşların hepsini bu şekilde tanımlayalım ki rahat bir şekilde kullanabilelim. Evet, bu arkadaşın da kütüphanesi birden fazla olabilir ya da null olabilir diyelim. Ve burada da yine aynı şekilde kurs chapter'da birden fazla olabilir. Bu şekilde yazalım ve buraya bir de diğer tarafta yazmış olduğum progress count'u da buraya ekleyeceğim ve burada bu arkadaşı da göstereceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim aynı şekilde bu arkadaşları burada tanımlayalım. Hemen şöyle props dedim. Bunun içinde zaten iki tane değer var. Kurs ve progress count. Şimdi aynı şekilde buradaki page sayfama geleyim. Pardon, layout sayfama geleyim ve navbarımı buraya ekleyeyim. Şunu silelim hemen. Navbar item. Evet, bunlardan birisiydi. Yok, kurs navbar. Evet. Evet, daha sonra şöyle kurs progress count. Evet. Kurs bölümü için yukarıda yazmış olduğumuz kursu ekliyoruz. Zaten progress count'u da zaten yazdık. Bunu da aynı şekilde gelip ekliyorum. Evet, şu an için bu şekilde gözüktü. Hemen gelelim bu arkadaşın tasarımını yapmaya. Bunun için şöyle yapacağım. Hemen şurada öncelikle şuraya bir tane div yazalım ve class name p4 diyelim. Ve bir border verelim. H'de full olsun. İtemler ortalı. Flex background white diyelim. Shadow sm diyelim. Şimdi biz normalde background'umuzu white normalde ama fixed dedik ya, sayfa büyüdüğü zaman aşağı doğru taşıdığımız zaman buradaki eğer ki renk vermezsek her şey üst üste olacak. O yüzden dolayı vermekte fayda var.
Sonra tekrar gelelim hemen buraya. Bir tane mobil menü yapacağım ben. Daha sonra şuraya bir tane mobil ya da hiçbir şey yazmayalım. Evet, şimdi tasarımı bozmasın yani. O yüzden dolayı tekrar şuraya geleyim. Bir tane div class name v'de ben bunu daha önceden hesapladım. %40 diyeceğim. Deneme yanılma yöntemiyle yaptım daha doğrusu ve md'de v %60 diyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Evet. Daha sonra buraya tekrar geleceğim. Bir tane p ekleyeceğim ve burada kurstan gelen title'ı yazdırmak istediğimi söyleyeceğim. Evet, şuraya şu şekilde bu title geldi. Şimdi bu arkadaşın şöyle şimdi burada bir tane şu an küçük ekrandayız tabii ki. Normalde burada ne olması gerekiyor? Bir tane mobil menü olması gerekiyor. Buraya bir tane mobil menü ekleyeceğiz. Şu an tabii ki eklemedik ama bunu ekleyeceğiz. Ve bu yazıda bu şekilde pek güzel durmadı. Hemen şu arkadaşa şöyle diyeceğiz. Class name text sm ve md'de text lg ve taşan bölümü gizle diyeceğiz. Evet, şu şekilde yaptık. Şimdi hemen bu arkadaşın yanına bizim daha önce yazmış olduğumuz header rotaları buraya ekleyelim ve şuraya bu da gelsin. Güzel. Şimdi bunun yanına başına bir tane de mobil menü eklersek otomatik olarak ne olacak? Bize güzel bir tasarım olmuş olacak. Mobil menü şu an tabi görmüş olduğumuz gibi burada bir kurs navbarı olacak daha sonra, yani bir sidebar olacak. Burada logosu vesaire olacak. Ama şu an için tasarımımız okey gibi. Şimdi hemen gelelim buradaki mobil menü işlemini yapmaya. Hemen tekrar geleyim, yeni bir tane klasör oluşturayım ve diyelim ki kurs mobile menü .tsx rafc diyelim ve bu arkadaşı yazalım. Bunun için daha önce diğer taraflarda kullanmış olduğumuz sheet diye bir şey vardı, hatırlarsanız. Bakalım şöyle görebileceğim mi diye bakıyorum. Evet, normalde diğer sayfalarda yine kullanmıştık. Yine aynı şekilde sheet kullanacağım ben. Şöyle gelelim hemen. Burası shotgun mı? Değil. Hemen şöyle shotgun'ımı açayım. Ve burada zaten sheet'i daha önce yükledik. Diğer tarafta kullandık. Şöyle bakalım. Evet, şöyle bir yapı olsun istiyorum. O yüzden dolayı hemen bu arkadaştan yine aynı şekilde şöyle kopyalayacağım. Ve yukarı tarafa ekleyeceğim. Sonra tekrar gelelim. Burada bir şeyimiz var, görmüş olduğumuz gibi. Tasarımımız var. Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle biz şunu yapalım. Bu mobil bara bir props'ları ekleyelim. Props'larımız burayla aynı olacak. Zaten mobil navbarla aynı olur yani mantıken. Her şey aynı şekilde gelmesi gerekiyor. Ve şey olarak. Şöyle tekrar gelelim. Chapter. Evet, bunları şöyle ekleyelim. Sonra gelip oradan tasarımı aynı şekilde kopyalayalım. Bakalım. Burada chapter ne yapıyor? Fark etmez. İsmini hiç uğraşmayayım. Şöyle bunları ekleyeyim. Daha sonra şöyle şuradan bir bakalım. Çok fazla tasarım vesaire uğraştırmadan aslında şuradaki sheet'i kopyalayayım, kendime göre fazlalıkları sileyim olmazsa. Şöyle şunu şuraya ekliyorum ve daha sonra benim burada neredeydi o sayfam? Evet, şuraya aynı şekilde geleceğim. Kurs navbar yok, kurs mobile menü diyerek bu arkadaşı ekleyeceğim ve bu arkadaşın yine aynı şekilde bir iki tane props'u var. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Kurs var ve progress count var. Kursa zaten yine aynı şekilde kurs diyeceğiz. Progress count'u zaten diğer sayfadan alıyoruz yine. Aynı şekilde progress count diyeceğiz. Şu an görmüş olduğumuz gibi buraya bir open yazısı geldi. Şimdi bunun hemen tasarımını kendimize göre ayarlayalım. Hemen şuraya geliyorum. Şimdi burada şöyle bir trigger var. Ben buradaki bu trigger'ı hemen siliyorum. Bana menü ikonu olması yeterli. Şöyle yazalım. Evet, bakalım. Evet, buna bastığım zaman sayfamız açılıyor. Şimdi tekrar şöyle bakacak olursak aslına bakarsanız biz bu sayfayı diğer sayfalardan birinden kopyalasak daha kolay da olabilir. Şöyle bakayım. Ya da bakalım şöyle content. Evet, header alanına pek bir ihtiyacımız yok. Şu header'ı şuradan kaldıralım. Bu neymiş? Footer alanı vesaire diyor. Bunu da kaldıralım. Sadece bize aslında bir content olsa yeterli.
Şöyle geleyim. Bunun içine bir tane şöyle div yazayım. Bakalım bir hata alacağız mı? Evet, bir hata almıyoruz. O zaman ben burada ne yapmak istiyorsam yine aynı şekilde yapabilirim. Şimdi ben yine burada açılmasında bir sakınca görmüyorum. Problem değil. Ya burada değil de diğer tarafta açılmasını isterseniz yine aynı şekilde burada site özelliğini yazabiliyoruz. Ama boyutu birazcık sanki fazla büyük gibi. O yüzden dolayı şöyle yapalım biz buna. Diyelim ki padding 0, background to white, v'si 52 diyelim. Evet, bakalım. Evet, şurada t'yi silmişim yanlışlıkla. Problem yok. Tamam. Evet, birazcık daha büyük yapabilirmişim. 52'den büyük ne var? 64. Tamam, daha iyi. Yani tüm sayfayı kaplaması en azından. Sonra ben buraya aynı şekilde geleceğim. Burada şimdi ben bu tarafa bir tane sidebar yapacağım. Yapmış olduğum sidebar'ı da aynı şekilde geleceğim. Burada çekeceğim. Şimdi onu hemen şöyle gelip oluşturalım yine aynı şekilde. Hem burada kullanacağım hem diğer tarafta kullanacağım. Şöyle bir tane new file diyorum. Ve diyelim ki kurs sidebar .tsx, evet, rafçe diyelim. Evet, bu şekilde yazalım. Şimdi sidebar'ımızda yine aynı şekilde şu arkadaşların tamamının yine aynı şekilde props'ların olması gerekiyor. Hemen gelelim yine aynı şekilde bu arkadaşı böyle yazalım. Kütüphanelerini hemen ekleyelim. Evet, chapter user progress, tamam. Sonra buraya gelelim aynı şekilde. Evet, şöyle bunları bu şekilde yazıyorum. Bunları yazdıktan sonra yine şöyle tekrar bakalım. Layout sayfasından kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı? Şu arkadaşları da yine aynı şekilde geleyim sidebar'ıma ekleyeyim. Bana sıkıntı çıkartmasınlar. Redirect. Şunun kütüphanesi var. Out'un kütüphanesi var. Evet. Bunları ekledim. Ben tekrar geleceğim. Burada bir sorgu yapacağım. Yapmış olduğum sorguya göre de burada bu tasarımı getirmeye çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. Öncesinde bunu bu sayfaya ekleyelim ki bir yandan görelim. Aslına bakarsanız biz bunu iki yere de ekleyebiliriz. İki taraftan da aynı şekilde görürüz. Hemen şöyle yapalım. Div class name diyelim. H'de full diyeceğim ben bu arkadaşa. Border R diyelim. Flex call diyelim. Overflow Y auto, yani aşağı doğru şey olsun, çok fazla kurs olursa. Shadow SM bu şekilde olsun. Daha sonra buraya tekrar geleyim. Buraya diyelim ki div class name, padding 8, flex call ve border bottom diyelim. Şimdi ben öncelikle bu arkadaşı hemen bir tane daha önce eklemiş olduğumuz şu logo alanını buraya ekleyeceğim. Şimdi biz layout sayfamızda şöyle bir bakalım. Bu arkadaşları nereye eklememiz gerekiyor? Şimdi logomuzu vesaire buraya ekledik. Bir yandan yapmış olduğumuz tasarımı da görelim istiyorum. O yüzden dolayı şuraya tekrar gelelim. Diyelim ki kurs sidebar ve buradaki değerleri aynı şekilde dolduralım. Evet, şöyle bakalım. Progress count, kurs. Evet, bunları bu şekilde yazalım. Evet, şuraya şöyle logomuz geldi. Güzel. Bunu aslında şöyle de yapmak daha da mantıklı olacaktır. Trigger, menü, sheet content. Bunu şuradaydı sanırım. Site özelliğine left diyelim. Evet, bu tarafta açsın. Bu şekilde olsun. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim hemen bu arkadaşın sidebar'ın içini yapmaya. Sidebar öncelikle logomuzu vesaire ekledik. Şimdi ben burada artık bir tane yeniden bir div yazacağım. Ve buraya diyeceğim ki div class name, flex bir yapı, flex call ve de full diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Kursumdaki chapter'ları ben burada döndürmek istiyorum arkadaşım. İsimleri bunun chapter olsun. Ve şu şekilde evet, chapter şu şekilde yazayım ve bu arkadaşlarım bana burada dönsün diyeceğim. Evet, şöyle hata alıyoruz mu almıyoruz mu öncelikle ona bir bakalım.
Evet, tekrar gelip tıklayalım. Evet, şu şekilde alt alta görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz geliyor. Demek ki ben artık buraya güzel bir tasarım yapabilirim. Şimdi biz bir yandan da aynı şekilde gelelim. Burada layout'umuzu da buraya ekleyelim ki tasarımımız nasıl duruyor onu da görelim. Hemen şöyle tekrar gelelim. Burada kurs navbar. Evet, şuradaki kurs sidebar'ı hemen burada istiyorum. Yine aynı şekilde kurs sidebar. Evet. Kurs progress count. Evet. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi geldi. Güzel. Logomuz vesaire burada. Başlığımız burada. Taşan bölümü burada bize gizliyor. Yazıların boyutunu vesaire birazcık düşürebiliriz. Şuradaki hizayı vesaire ayarlayabiliriz. Bunlar için isterseniz uğraşabilirsiniz. Ben de duruma göre bakacağım zaten. Şimdi yan tarafa hemen chapter'larımızı getireceğiz. Bunun için yeni bir tane daha komponent oluşturayım ve bu arkadaşın, evet, bununla işimiz yok. Bakalım. Aslına bakarsanız sadece burayla işim kaldı gibi gözüküyor. Şunları şöyle kapatayım. Evet. Şimdi gelelim burada hemen burada bir döngü yapalım. Şunun acaba boyutunu küçültsek mi? Neyse, sıkıntı yok gibi ya. Evet, padding vesaire bir şeyler verebiliriz aslında. Neyse, çok şey değil. Şöyle hemen bir tane komponent kurs sidebar item.tsx, evet, yanlış yazdık, tsx, evet, rafçı diyelim. Evet, bunun içini şimdi yazmaya başlayalım. Şimdi yine aynı şekilde bu arkadaşın birkaç tane değer alması lazım. Hatta burada birazcık fazla değerimiz olması gerekiyor. Şimdi normalde bir sidebar'ın içinde ne olması gerekiyor mantıken? Bir chapter'ın isminin olması gerekiyor. İşte ID'si olacak ki yönlendirecek sayfayı, tamamlanmış mı, tamamlanmamış mı, kitli mi, değil mi? Yani kitleden kastım ücretli mi, ücretsiz mi? Bunun gibi bölümleri bizim burada teker teker eklememiz gerekiyor. Hemen şuraya öncelikle bir tane interface kurs sidebar item props ve değerlerimizi tanımlayalım. Diyelim ki label, evet, label türü string olacak. Daha sonra id olacak, türü string olacak. Is completed olacak. Türü string olacak. Başka kurs id'miz olacak. Türü string olacak. Is located diye bir bölüm ekleyelim. Türü string ya da yok, burası true ya da false olacak. Boolean diyebiliriz. Tamam. Sonra gelip bu arkadaşları burada hemen teker teker tanımlayalım ve diğer sayfamdan çağırayım bu değerleri teker teker ve tasarımımıza ona göre bakalım. Hemen buraya geliyorum. Burada normalde yazmış olduğumuz bu div'i buradan kaldıralım. Burada neydi? Kurs sidebar. Evet, neden gelmedi? Evet, kurs sidebar item ve burada teker teker döngüyle yazalım. İlk başta key'imi yazarak başlayayım. Şimdi key'imiz yazmadığımız zaman sürekli hata alıyoruz. Daha önce de demişimdir zaten, chapter demişiz, chapter id diyelim. Daha sonra id için yine aynı şekilde chapter'dan gelen id diyelim. Daha sonra kurs id için kurstan gelen id diyelim. Is completed için burada diyeceğim ki chapter nokta user progress 0, evet, şöyle is completed diyeceğim. Evet, bu şekilde olacak. Daha sonra başka ne kaldı? Is locked özelliği kaldı. Buraya diyeceğim ki kurstan yok, chapter'dan gelen, chapter mı sonuçta şey mi? Şöyle yapalım. Chapter'dan gelen is free ya da ve daha doğrusu satın alınmış mı? Purchase, bunu tanımlamadık sanırım. Şöyle yapalım hemen. Şuraya tekrar gelelim. Diyelim ki const purchase eşittir await prisma db nokta purchase nokta find first diyelim ve parantez, süslü parantez. Burada diyelim ki where and
ve user id virgül kurs id kurs id diyerek bu arkadaşı da buraya yazalım. Hata var diyor. Prizma diyor. Ben niye prizma yazmışım ki buraya? Prizma db olacak bu arkadaş. Tamam. Bakalım. Evet, prizma db. Evet, şuraya da async yazmam gerekiyor. Tamam. Evet, bir hata vermemen gerekiyor artık. Vermedi. Evet, şu şekilde bu kursta 2 tane bölümüm varmış anladığım kadarıyla, 2 tane chapter'ım varmış ve bana şu şekilde geldi. Biz burada normal isimlerin olması gerekiyor. Label'ı yazmamışız. Hemen buraya tekrar gelelim. Chapter title dersem sanırım bu da gelecektir. Bakalım. Evet, gelmedi. Evet, şöyle bir daha bir yenileyim. Label. Gelmez tabi, zaten sonuçta ben bir tasarım yapmadım. Evet, bir an öyle aklım gitti. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Buradaki bu arkadaşları teker teker geleceğiz, burada tasarımımızda söyleyeceğiz. Sidebar item için şöyle yapalım hemen. Öncelikle bir tane const pet name diyelim. Çünkü sonuçta bize yine URL lazım. O yüzden hemen şöyle geleceğiz ve const router diyelim ve eşittir use router diyerek yönlendirme sayfasını yapalım. Sonra const diyeceğim. icon diye bir alan ekleyeyim ve eşittir. Eğer ki is locked'sa o zaman bana log ikonunu kullanacağım diyeceğim. Kütüphanesiyle birlikte yüklüyoruz. Daha sonra eğer ki is completed'sa o zaman check Circle diye bir ikon kullansın ya da değilse de play Circle diye bir tane ikon kullansın diyeceğim. Evet, buraya kadar tamam. Ne dedi? Use pet name ile ilgili dedi bir sıkıntı var dedi. Hemen bakalım. Use router. Bunları eğer yazıyorsan dedi yukarıda use silent yazman gerekiyor dedi. Problem yok. Hemen yazalım. Tamam. Sonra hemen şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki const is active diyeceğim eşittir pet name nokta include nokta ya da şöyle id diyelim virgül. Daha sonra tekrar gelelim, burada şu a'yı büyük yapayım. Evet, kullanmam daha kolay olsun. Const on click diyelim eşittir. Burada bir click işlemi yapacağız. Ne olacak? Bizi ilgili sayfaya yönlendirmesi gerekiyor. Bunun için router.push, daha sonra yönlendirilecek sayfam her neyse onu yazmam gerekiyor. Yine kursus sayfasında kurs id / chapters ve aynı şekilde chapter'ın id'si şeklinde yazmam gerekiyor. Evet, buraya kadar tamam. Sonra tekrar gelelim hemen burada. Şimdi normalde bizim buradaki bu arkadaşlara tıklanması gerekiyor. O yüzden biz buraya bir tane buton ekleyerek başlayalım. Hemen diyelim ki buton ve bu butonun da on click eventine yukarıda yazmış olduğumuz on click'i direkt ekleyerek başlayalım. Daha sonra tip de verebiliriz. Bu arkadaşa buton diyelim. Daha sonra class name verelim. Şöyle. Burada şartlarımız olacak. O yüzden dolayı şöyle cn'ye ekleyeceğim. Diyeceğim ki flex item center gap 2 diyelim. Evet, burayı daha sonra yazarız olmazsa. Şimdi genel olarak şöyle diğer tarafları yazalım ve sonra gelip burayı düzeltiriz. Hemen şöyle tekrar div diyelim. Evet, div class name flex bir yapı item center gap 2 py 4 diyelim. Sonra hemen yukarıda yazmış olduğumuz ikonla birlikte biz bu arkadaşı bir kullanmayı deneyelim. Hemen buraya diyelim ki size'ın senin 25 olsun. İşte class name'in olsun
Burada da duruma göre bir CN kullanabilirim. Şöyle yazalım. Daha sonra bunu ayarlarız. Diyelim ki text slate 700 diyelim mesela. Evet. Ne sıkıntısı verdin sen bana? CN yüklemedik mi? Evet, kütüphanesini yükleyelim. Tamam. Sonra bu ikonun yanında yine ne olması gerekiyor? Benim label'ımın olması gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, label intro bu şekilde yazdı. Bu arkadaşların birazcık sağa sola kayması gerekiyor. Bunları ne yapacağız? Ayarlayacağız. Şimdi hemen gelelim buradaki tasarım işlerini yapmaya. Şöyle, evet, şöyle sayfamı tamamen büyüteyim. Şu CN'lerde takılacağım ya, o yüzden dolayı. Şimdi burada normal item center diyelim ki text slate rengin yine 600 diyelim. Font semi bold diyelim. Padding left 6. Hover için text slate daha koyu bir renge çıksın. Bu şekilde olsun. Daha sonra tekrar gelelim. Eğer ki is aktifse durumumuz, o zaman evet, şöyle diyelim ha. Eğer ki is aktifse durumumuz, o zaman text slate değil de font yok, pardon, purple. Evet, şöyle koyu bir mor diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Burada diyelim ki işte background verelim şöyle ufaktan. Bu background belki güzel durmayabilir. Şöyle bir ekleyeceğim. Duruma göre bakacağım ben bu arkadaşa. Evet, buton on click. Burada diyor bir yerde diyor bir hata yaptın sen diyor. Hemen bakalım. Evet, burada şunu kullandığımız için sanırım şöyle yapalım hemen. Şuraya bakalım. Şuraya virgül ekleyelim, bakalım ne olacak. Evet, şununla ilgili bir sıkıntımız vardır diye düşünüyorum. Şu arkadaşı şuradan şöyle bir saniye bir sileyim bakalım. Evet, şu parantezi silmişim ben bir yerde, o yüzden dolayı şu an sıkıntı alıyorum. Bu parantezin olması gereken yer şurası mı? Evet, bakalım tekrar bir daha bir. Şurası sanırım ya, burası değil, şurası olması lazım. Evet, tekrar yaparsam sanırım sorun kalmayacaktır. Tamam, problem yok. Şimdi buraya kadar tamam, tekrar enter atalım. Burada diğer seçeneklerimizi yazalım hemen. Is completed diyelim. Tekrar VB. Yine aynı şekilde diyelim ki işte text complete ise de işte green'e yakın bir renk olsun diyelim. Green 700-800 bir şey olsun. Hover özelliği de text green işte 400 olsun, açık bir renge gitsin. Hadi burada da tersi olsun. Tekrar gelelim yine. Is completed ise tekrar VB is, evet, şöyle yapalım. Burada iki şey olsun ve aynı zamanda is aktifse o zaman da bana VB background hem tamamlanmış hem de aktifse o zaman da sadece background'u purple 300 yapalım diyelim. Evet, şurada virgül atlamışımdır. Belki şurada da gerekiyor olabilir. Yok, tamam, sıkıntı yok. Evet, şu şekilde oldu. Tıklayalım bakalım. Bir sayfaya gidiyor şu anda tabi ama şu an için şey olmadı. Bu sayfayı oluşturmadık tabi, şu an tam göremedik. Ama görmüş olduğumuz gibi burayı bu şekilde düzelttik. Intro part 1 part 2. Evet, şu an için bence güzel gibi. Hemen şuradaki şu arkadaşları bir deneyelim. Şöyle tekrar gelelim hemen. Chapter diyelim. Şimdi bu kurs neymiş? 54'lü olan kursmuş. Evet, şöyle tekrar bakalım. Chapter ID'den bulayım dedim ama şu mesela bir tanesi, evet, gördüm, is published diyor. Şu is free kısmını true yapalım bakalım. Görmek için en azından. Evet, şu şekilde ikonumuz değişti.
Onun dışında diğer özellikleri de zaten yapıp da aynı şekilde test edebiliriz. Sıkıntı yok. Şu an için tasarımımızı bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi artık chapter'larımızın detay sayfasını yapalım. Yani ben bunlardan herhangi birine tıkladığım zaman bir sayfaya gidecek ve bu sayfada işte bana bir video player açılacak ya da ücretli ise satın almamla ilgili videonun kilitli olduğunu vesaire söylemesi için bir bölüm oluşturmam gerekiyor. Ya da işte herkese açık olan videoların bana bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, şimdi yine aynı şekilde ben buradaki eğitmen sayfasına bir yandan başka bir sekmede açtım ki eğer ki uzun süre, yani bir günü geçtiyse ya da sanırım 24 saat ya da 48 saat sonra videolar otomatik olarak siliniyor. Videoları yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle yapacağız hemen. İlk başta bununla ilgili bir action yazarak başlayacağız. Action'ımızın ismi get chapters chapters.ts olsun. Şimdi bu get.chapters.ts'mizde hemen şöyle birkaç tane interface'e ihtiyacımız olacak. Yani ben birkaç tane değer isteyeceğim ve bu değerleri kullanırken gireceğim. Bu değerler user ID, kurs ID ve chapter ID olacak. Şimdi bunlarla ilgili hemen bir fonksiyon oluşturarak başlayacağım. Fonksiyonun ismi de getChapter olsun. Export getChapter. Kullanacağım değerler yine bu şekilde ve şunu süslü parantezle yine kapatalım ve bunu yazmaya başlayalım. Şimdi ben birazcık kopyala yapıştır yaparak gideceğim ama yapmış olduğum şeylerde olabildiğince çok console.log da var. O yüzden dolayı uzun uzun yazmamak için bunları size kısaca anlatacağım. Siz isterseniz tabii ki console.log'ları yazabilirsiniz ya da yazmayabilirsiniz ama yazmanızı tavsiye ederim. En azından çalıştığını anladıktan sonra bunları yine silmenizi tavsiye ederim açıkçası. O yüzden dolayı ben şu an console.log'ları yazarak kullanarak devam edeceğim. Şimdi ilk başta benim burada bir try catch işleminin olması gerekiyor ve ben try işleminin içinde başlayayım şimdi. İlk olarak benim satın alma işlemiyle ilgili, yani benim bu kursu satın almış mıyım almamış mıyım? Bunun kontrolüyle ilgili bir sorgu yapmam gerekiyor. Bunun için hemen geleceğim şöyle. Diyeceğim ki console.log getChapter başlangıç diyorum. Ve Prisma DB'min kütüphanesini şöyle ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki işte satın alınmış mı? User ID ve kurs ID, bunun bana bir kontrolünü yap bu şekilde diyeceğim. Sonra bununla ilgili bir işlemde bir sıkıntı var mı yok mu? Bunun da sonucunu görmek istiyorum ben. Yani ne oldu gerçekten bu işlem? Ben bunu bir okuyayım diyeceğim. Sonra gelelim bu kursla ilgili chapter'ların gelmesine. O yüzden dolayı kurslarımla ilgili ben bir veri çekmem gerekiyor. Şöyle bakacağım. Şimdi normalde benim kursumda çekmem gereken değerlerim neler olacak? Şuradan itibaren bakacak olursak. Şimdi benim kurslarım canlıda mı, yani publish edilmiş mi, eğitmen paylaşmış mı kursu ve kurs ID'sine göre bana verileri getir ve ücreti dahil et şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve aynı zamanda diyeceğim ki kurs found, yani bana bu kursu burada gel yazdır diyeceğim ki ben burada daha sonra bunun sorgulusunu çağırdığım zaman görebileyim. Tamam. Daha sonra chapter'ımla ilgili yine aynı şekilde verileri çekmem gerekiyor. Hemen aynı şekilde geldim. Buraya tekrar şöyle yazalım. Yine chapter publish mı, yani yayında mı, ve yine aynı şekilde bu şekilde bir sorgu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra artık kontrollerime başlayacağım. İlk başta diyeceğim ki chapter ve kurs var mı yok mu? Bunu bir kontrol yap. Eğer yoksa o zaman bana not found kurs de diyeceğim. Yani chapters ya da kurs var mı yok mu? Bana bunun kontrolünü yap. Daha sonra not found kursta eğer ki bir sıkıntı varsa. Daha sonra bu işlemleri yaptıktan sonra benim video ile ilgili bir verim olması gerekiyor. Bir sonraki chapter'a geçmem gerekecek. Yani geçmem kolay olması açısından. Daha sonra attachment, yani bu chapter'la ilgili ya da bu şeyle ilgili ek dosya var mı? Bu yüzden dolayı benim buraya ek olarak dahil etmek istediğim birkaç tane daha şey var. Hemen bunların isimlerini şöyle direkt yazıyorum. Ve attachment'ı Prisma Silent'tan, chapter'ı yine aynı şekilde şöyle ekliyorum. Evet, ikisi de geldi. Bunların isimlerini şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde yazdık.
Sonra gelelim. Şimdi biz burada iki senaryoyu değerlendirmemiz gerekiyor. Senaryolarımız şu şekilde olacak. Şimdi biz normalde burada dedik ki kurs satın alınmışsa. O zaman ilk başta ben diyeceğim ki kurs satın alınmışsa şu bölümleri yap. Eğer ki alınmamışsa, daha doğrusu alınmamışsa demeyelim de alınmışsa şunları göster. Alınmamışsa zaten göstermeyeceksin. Bu mantıkla biz ne yapacağız? Bunları ayarlamaya çalışacağız. Ya da şöyle de diyebiliriz. Alınmışsa ya da chapter free ise. Şimdi şöyle diyelim biz direkt. Eğer kursu alınmışsa mantıken tüm attachment'ları bize göstermesi gerekiyor, yani eklentileri. O yüzden şöyle direkt bunu yazalım. Sonra bunu şöyle bakalım, burada ne diyoruz? Diyoruz ki attachment prisma attachment find menu kurs ID get chapter diyerek bunları bu şekilde yazıyorum. Yani eğer ki kurs alınmışsa bana attachment'ları gel bu şekilde yaz, verileri getir, ben de bunları kullanayım. Sonra eğer ki eğer ki ödeme alınmışsa veya ya da chapter free ise o zaman bana göstermen gereken değerler olacaktır. Ve şöyle yazalım. Parça parça gidelim. Evet, şöyle. Eğer ki chapter is free ise ya da ödeme alınmışsa o zaman ilk olarak senin bana bir video, yani ben mesela burada birine girdim, o doğru chapter'dayım. Chapter eğer free ise ya da işte ödeme alınmışsa o zaman ben buradaki bu videoyu görebilirim. Yani şu part 1'de artık görebilmem lazım eğer ki ödeme alınmışsa. Ama alınmamışsa introdaki de her halükarda zaten yine görmem gerekiyor. O yüzden dolayı benim burada bu video ile ilgili bir şart yazmam gerekiyor. Bunun için de tekrar max diyeceğim. Evet, Prisma diye bir max ve şu şekilde verilerimi yine aynı şekilde getireceğim. Bunları yaptıktan sonra diyeceğim ki şimdi bana next chapter gerekiyor. Niçin next chapter gerekiyor? Bir sonraki chapter'ın bölümleri için bana bu veriler gerekiyor. Hemen şöyle gelip aynı şekilde bunları şöyle gelip kopyala yapıştır yapayım. Chapter find first ve şu şekilde sonraki bölümün pozisyonunu alabilmemiz için GT'yi kullanıyoruz ve bu şekilde bir tanımlama yapıyoruz. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi bu if'in olduğu yeri kapatıyorum bilerek. Çünkü burayla artık işimiz bitti. Şöyle yapalım. Enter alayım. Yine göremediğiniz bir yer varsa diye. Şöyle tekrar bir daha bir göstereyim. Evet, şuradan tekrar devam edeceğim. Şimdi normalde benim bir de user videoları nereye kadar izlemiş, yani izleyen kullanıcı nereye kadar izlemiş, bununla ilgili bizim bir user progress'imiz var. Yine aynı şekilde geleceğiz, bu bilgileri buraya ekleyeceğiz. Evet, şöyle gelelim, yine ekleyelim. Diyeceğiz ki işte user ID ve chapter ID'ye göre sen bana bu verileri burada bana ne yapacaksın diyor, getireceksin diyeceğiz. Daha sonra neye ihtiyacımız var? Benim burada bu zamana kadarki getirmiş olduğum tüm verileri yazdırmaya ihtiyacım var. Yani diyeceğim ki return şu veriler. Hepsini bana gel bu şekilde yaz diyeceğim. Evet, şöyle boşlukları sileyim. Eğer ki hata varsa o zaman bana console.log get chapter error bu şekilde yaz. Ama hata yoksa, yani pardon, hata varsa yine aynı şekilde. Şimdi kullanıcıya tamam okey bunu söyleyeceğiz ama burada çok fazla değer var. Bir de kullanıcı hiç görmesin aslında. Yani gerçi bunu konsol ekranında görebilir ama en azından direkt bu sayfada direkt bir şey belirmesin. Desin ki işte chapter null, kurs null. Yani hepsini boş döndürsün ki hiçbir sıkıntı gözükmesin. Bu şekilde bir tanımlama yapalım. Evet, bunu da bu şekilde yapıp kaydediyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Sayfalarımızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi biz normalde bu get chapters'ımızı geldik buraya yazdık. Yazmış olduğumuz bu get chapters'ı ne yapacağız? Buradaki bu sayfaların detay sayfalarında kullanacağız. Şimdi intro'ya tıkladım ve tıkladığım zaman chapter ve bu şekilde bir sayfa oluşturmuştum. Yani yolunu söylemiştim. Şimdi bu sayfayı hemen gelip ne yapacağız? Tanımlayacağız. Hemen gelip bakıyorum kursun içine, kurs ID'nin içine geliyorum, tekrar new folder chapters ve tekrar chapters'ın içine
chapter id diyeceğim. Ve tekrar bu arkadaşın içine page.tsx diyeceğim. Rafce diyeceğim. Ve şöyle baktığım zaman bana bir hata vermemesi gerekiyor. Evet, page şeklinde yazdı. Ben burayı tabii ki tekrar yeniden rafce diyeyim ve diyelim ki chapter page id diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi şimdi teker teker işlemlerimizi yapalım. Şimdi normalde benim ilk olarak buradaki parametrelere erişmem gerekiyor. Kurs ID'ye ve chapter ID'ye erişmem gerekiyor. Bunlara zaten nasıl erişebileceğimizi daha önce defalarca söyledim. Bizim burada baz aldığımız şey klasörlerin isimleri. O yüzden dolayı interface chapter id page props ve daha sonra params kurs id string chapter id string. Tamam. Sonra da bu yine aynı şekilde burada geliyorum. Params diyeceğim ve şu arkadaşları şöyle buraya yazacağım. Buraya kadar tamam. Sonra kullanıcı eğer ki giriş yapmamışsa giriş yapmışsa bir sorun yok. Giriş yapmamışsa kullanıcıyı bizim ne yapmamız gerekiyor? Yönlendirmemiz gerekiyor. Ve yine daha önce yapmış olduğumuz gibi bu arkadaşları gelip yazıyorum ve diyorum ki yönlendirme işlemini yapıyorum eğer giriş yapmamışsa. Buraya kadar okey. Sonra neye ihtiyacımız var bizim? Burada yazmış olduğumuz bu get chapter'daki şu değerlere ihtiyacımız var. Hemen şuradaki şu arkadaşları aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buraya diyorum ki const süslü parantez bu değerlerin hepsi eşittir await get chapter parantez süslü parantez. Bu arkadaşın birkaç tane değeri vardı hatırlarsanız. Ne demiştik biz bunlara? Yukarı çıkalım interface'de user id, kurs id, chapter id. Bunları şimdi teker teker ne yapacağız? Vereceğiz. Chapter id eşittir parametreden gelen chapter id. Diğeri de kurs id, yine aynı şekilde parametreden gelen kurs id. Tamam. Şimdi get chapter'ı ekledik. Await eklediğimiz için şuraya bir de async eklemem gerekecek. Onu da unutmadan ekleyeyim. Bakalım. Şu anlık bir hatamız var mı? Şu anlık bir hatamız yok gibi. Bakalım. User progress not found olabilir. Sıkıntı yok. Şöyle geldiğimiz zaman bakın buradaki tüm değerlerimiz burada yazıyor. Bir hata olmuş olsaydı direkt zaten burada görürdük. Zaten buradan ne yapacağız? Bir hata aldığımız zaman direkt bu şekilde görüp yakalayacağız. Evet. Ben zaten daha önce bunu öncelikle yazdım, test ettim. Ondan sonra zaten direkt aslında kopyala yapıştır yaparak gittim. O yüzden dolayı bir sıkıntı yok tabii ki. Normalde bir hata almış olsanız da buradaki bu console.log'lar size bayağı bir işinizi kolaylaştıracaktır. Sonra gelelim buradaki bu diğer işlemlerimizi yapmaya. Şimdi diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi yine burada da aynı şekilde şunu dememiz gerekiyor. Eğer ki chapter yoksa ya da kurs yoksa o zaman sen yine aynı şekilde return redirect ana sayfaya yönlendir diyeceğiz. Bu chapter ve şeyde nereden geliyor? Bizim şuradaki şu verilerimizden yine aynı şekilde geliyor. Zaten diğer tarafta da burada hatırlarsanız ilk başta tanımlamıştık. Nerede? Kurs ve chapter. O da aşağılarda bir yerlerde. Evet, aynı şekilde bir sıkıntımız yok zaten. Buraya kadar tamam. Sonra onun dışında burada başka neye ihtiyacımız var? Şimdi şurada hemen şöyle iki tane şey tanımlayacağım. Diyeceğim ki const is locked eşittir chapter is free ise vv ya da ödemesi alındıysa aynı zamanda const complete one end diye bir şey ekleyeceğim ve diyeceğim ki vv user progress is completed diyeceğim.
Bu şekilde kitle olup olmadığını ve aynı zamanda komple tamamlanıp tamamlamadığını öğrenebilmemiz için yine bu şekilde bir yapı kullanacağımı söyleyeceğim. Şimdi ben şurada ilk olarak iki tane banner kullanacağım. Şimdi normalde kursu izleyen kursu tamamlamadı mı? Bununla ilgili bölümlere ihtiyacımız var ve aynı zamanda kitle mi kitle değil mi? Buna göre bana ne yapsın? Banner'lar getirsin. Hemen şöyle diyeceğim ki use progress is completed vv tekrar parantez. Evet, burada nasıl bir tasarım istiyorsam söyleyebilirim. Zaten bizim bunun için bir banner'ımız var. Direkt bu arkadaşı burada gelip kullanalım. Diyelim ki eğer ki kursu tamamlamışsa banner'ın bir label'ı var. Bakalım başka varyantı da olması lazım. Evet, varyantlarından success diyelim. Label'a da you are success. Tamam, bu complete desinler bize. Onu da yanlış yazdım. Tamam. Bu şekilde bir yazı olsun. Eğer ki kurs tamamlanmışsa. Onun dışında bundan bir tane daha gelip aynı şekilde kopyalayayım. Bu sefer de burada diyelim ki is locked diyelim. Bu sefer burada success değil warning diyelim. Burada diyelim ki you need to sell to course diyelim. Tamam. Yani kursu satın alman gerekiyor gibi bir şeyler uydurabiliriz işte. Neyse. Bu şekilde bunu yazalım. Sonra gelelim biz burada artık ne yapacağız? Bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman bakın şu an part 1 mesela görmüş olduğumuz gibi ne diyor bana? Kursu satın al diyor. Burası ücretsiz olduğu için bana gösteriyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi artık biz ne yapacağız her iki durumda da? Burada artık bir video olacak. Eğer ki satın almışsam burada da bu sefer bana ne yapacak yine aynı şekilde videoyu getirecek. Hemen bunu yapmaya çalışalım. Bunun için öncelikle bir tane div tanımlayayım ve burada bir video player yapacağım. Öncesinde buraya flex ve flex call mx auto diyeyim ve padding bottom 20 ya da daha az 10 diyelim. Şöyle olsun. Yani şunların aralarındaki boşlukları düşünmek gerekiyor. Bununla video player, o yüzden öyle dedim. Daha sonra bir tane div daha ekleyeyim. Bundan da sadece şöyle birazcık padding 3 ekleyelim. Bu şekilde olsun. Şimdi ben buraya bir tane video player ekleyeceğim. Bu eklemiş olduğum video player'ı buradaki komponent klasörüne aynı şekilde gelip yapalım. Video player tsx, evet, rafc, evet, bunu yazmaya başlayalım şimdi. Şimdi video player'ımızda bizim çok fazla değer olması gerekiyor. Yani interface değerleri olacak. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi playback ID. Neden? Çünkü benim videomun çalışması için gereken şey o. Hemen şöyle diyeceğim ama ilk başta video player props diyelim ki işte ben şöyle hazırlamıştım zaten. Şöyle direkt kopyala yapıştır yapayım, hiç uğraşmayayım. Playback ID, kurs ID, chapter ID, next chapter ID zorunlu olmasın. Is locked, complete on, işte sonrası var mı, title ve bu şekilde yazmış olalım. Tekrar gelelim buraya. Bu props'ları burada teker teker yeniden eklemem gerekiyor. Ctrl space. Tamam. Şöyle şuradan enter atarsam bozulmaz sanırım. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Buraya kadar tamam. Sonra buraya tekrar geliyorum hemen. Diyeceğim ki şurada bir tane bir const tanımlayayım. Diyeyim ki const is ready virgül set is ready diyelim. Ve use state'i false olsun. Bunu yazdığım için de benim otomatik olarak yukarı gelip artık use silent yazmam gerekiyor. Şimdi gelelim burada bu işlemlerimizi yapmaya. Şimdi ben burada şunu istiyorum. Video yüklenirken ya da geç yüklenebilir bir şey olabilir. Bana o durumda bir loader efekti yapsın istiyorum. O yüzden dolayı zaten bu easily vesaire bundan dolayı ekledik. Şimdi burada hemen burada gelip diyeceğim ki ilk başta div class name diyelim öncelikle. Relatif bir yapı olsun burası.
ve aspect video boyutundasın sen diyelim. Daha sonra süslü parantezimizi şöyle yazıp ilk bölümümüzü yazmaya başlayalım. Diyelim ki eğer ki is ready ve is locked değilse o zaman sen bana bu tasarımı ver arkadaşım diyeceğim. Tasarımım şöyle olacak. Diyeceğim ki bir tane div, tekrar şu div'i kapatalım ve bu div'in içinde bir tane loader 2 ikon olsun ve class name verelim. Diyelim ki H8 V8 şöyle animate spin diye bir şey yazalım döndürmesi için ve text second text byte diyelim mi? Şöyle bir şey diyelim işte. Tamam. Evet, şu an şeyden dolayı, şundan dolayıdır. Düzelecektir. Tamam. Şu div'e de yine aynı şekilde absolute diyelim ki üst tarafı da zaten relative dedik. Bunu ortaya bir yere getirmeye çalışalım. O yüzden inset 0 flex item center justify center bir de background'una da select 600 diyelim. Bu şekilde olsun. Şimdi yine aynı şekilde kitli ise yine bana benzer bir şekilde bu arkadaşlar lazım. Şöyle gelip kopyalayayım ve bunu değiştirmeye çalışayım. Şurayı şöyle küçülteyim. Burası sadece eğer ki kitli ise şeklinde olsun. Burada ne dedik? Kitli değilse ve hazır değilse videomuz. Burada da şimdi mantıken ikonumuzu öncelikle değiştirmemiz gerekiyor. Lock diye bir ikon kullanalım. Animate spin vesaire böyle şeylere ihtiyacımız yok. Text white olsun, problem olmaz. Buraya tekrar gelin bir tane P ekleyelim ve diyelim ki this chapter is locked diyelim. Bu arada biz bu arkadaşları da şurada artık ekleyelim ki bir yandan da görelim. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum. Video player diyelim. Ve burada yazalım. Chapter ID parametreden gelen chapter ID neyse işte bunu tanımlamıştık zaten yukarıda. Şu başka kurs ID yine parametreden gelen is locked. Bunu da yukarıda tanımlamıştık. Evet, bu da nereden gelecek? Max Data'dan gelecek. Evet, bu şekilde. Başka title. Bu da chapter'ın title olması gerekiyor mantıken. K ile bir işimiz yok. Geriye sadece bu kaldı. Evet. Buraya da diyelim ki next chapter ID diyelim. Evet. Şöyle baktığımızda bakın şu an kitli sayfadayım. Bana şu şekilde geldi. Güzel. Buraya basalım. Burada şu an görmüş olduğumuz gibi bir loading ifadesi geliyor. Burada belki dediğim gibi benim videomda bir sorun olabilir. Hemen şöyle sayfamı açık bırakmıştım. Şöyle gelip bakacağım. Bakın video burada da çalışmıyor. Dediğim gibi bir süresi var bu arkadaşım. Ben bir 3-4 gün hastaydım. Belki o yüzden dolayı otomatik olarak silmiştir. Belki sizde şu an çalışıyor olabilir. 3-4 gündür çünkü ben bir şey eklemiyordum. O yüzden dolayı dediğim gibi şey yapabilirsiniz. Tekrar videonuzu bir kontrol edin her ihtimale karşılık. Bunu yüklesin, hemen bir tekrar bakalım. Evet, videom neredeyse yüklenmek üzere. Successful falan bir şeyler diyor. Evet, bakalım. Şöyle sayfamı yenileyeyim. Success dedi zaten. Burada görmüş olduğumuz gibi geldi. Burada da tekrar gelip sayfamı yenilersem. Burada da videom yine çalışacaktır zaten, mantıken bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet, basalım tekrar. Pardon.
sıkıntı olmaması gerekiyor değil, olması gerekiyor. Çünkü biz zaten daha bununla ilgili şartımızı yazmadık, pardon. Şu an tekrar şartlara bakınca aklıma geldi. Şimdi biz burada ne yaptık? Sadece is locked yazdık ve bunu yazdık. Diğer is locked değilse bölümünü vesaire yazmadık. Yani kilitli değilse vesaire bölümünü yazmadık. O yüzden dolayı ne oldu? Bize gelmedi. Şimdi diğer bölümü de aynı şekilde gelip yazacağız. Problem yok. Şimdi şu an görmüş olduğumuz gibi burası vesaire çalışıyor. Şuradaki şu yazında sadece bir hemen olmazsa text white diyelim ki bu da şöyle güzel dursun sadece. Tamam. Şimdi gelelim bununla ilgili artık diğer bir bölümü yazmaya. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki is locked vv tekrar parantez, evet. Burada diyeceğim ki max player. Bunun kütüphanesiyle birlikte ekliyoruz. Daha sonra bunun title özelliğine title özelliğimizi ekliyoruz. Daha sonra bu arkadaşa bir class name vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Şöyle ekleyelim olmazsa diyelim ki class name'ine cn kütüphanesini ekleyelim ve diyelim ki is ready vv hidden. Yani hazır değilse bize videoyu gizlesin ki daha güzel olsun, bir sıkıntı olmasın. Bir parantez karmaşası yapmış gibi duruyorum. Bakalım hemen. Şunu kapatmadığım için olabilir tabii ki. Hemen şunu şöyle öncelikle bir kapatayım. Tamam. Evet, sonra tekrar gelelim. Diyelim ki on can play diyelim. Tekrar parantez. Set is ready. True. Sonra on ended diye bir yine özelliği var. Bunu daha sonra yazabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Süslü parantez böyle kalsın şimdilik. Daha sonra auto play olsun diyelim hadi. Daha sonra playback ID ve playback ID şeklinde yazalım. Evet, bakalım şimdi ne oldu ne bitti. Evet, şu ana bir şey yok. Introya gelip aynı şekilde bir bakalım. Introda görmüş olduğunuz gibi videomuz geldi. Bir sıkıntımız yok. Şimdi bu bölümü de aynı zamanda test etmek istersek satın aldıktan sonra tabi test edebiliriz ama buradaki Prisma Studio'ya bu bölüme yine aynı şekilde gelirsem şuradan bir tane daha açayım. Aynı şekilde chapter'lardan bir tanesine tıklayayım. Burada bana user ID gerekecek. Burada yokmuş, pardon. Chapter'ı kapatalım o zaman. Kursa gelelim o zaman. Bir tane user ID lazım çünkü. Evet, şu user ID benim user ID'm. Geleyim buraya. Bir tane burada add record diyeyim. Kurslardan buradan direkt zaten seçebiliyorum. Twitch olanı seçeceğim ben. Şu an onun üzerinde çalıştığım için. User ID'ye de şunu gelip yapıştıracağım. Save diyeceğim. Ve tekrar gelip sayfamı yenilediğim zaman şuraya gelsin değerim. Tamam. Tekrar sayfamı gelip yenileyelim. Evet, artık kursu satın almışım gibi zaten gösterdim. Bunun videosu da yine aynı şekilde burada. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışıyor. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Son olarak şu arkadaşın boyutları çok hoşuma gitmedi. Şimdi şu an buradayken tabii ki güzel duruyor. Buradayken vesaire de güzel duruyor. Ama şöyle büyüttüğüm zaman bakın çok fazla taşıyor. Bu birazcık bu arkadaşa müdahale etmemiz gerekiyor. Şuradaki şu page sayfamızda şu div'e hemen birazcık müdahale edelim. Diyelim ki 2x large'da max ve 4x large var. En büyük yüksek kullanabileceğimiz. Bunu kullandığım zaman şöyle oluyor. Birazcık ekranımı büyüteyim. Evet. Yüklenmedi ha. Bakın şöyle tam ortalı gibi bir şey oluyor. Şuradayken bir sıkıntı yok aslında, bakın. Güzel duruyor aslında. Ama buradan sonra birazcık zaten bu yine büyüsün istiyorum. Sağdan soldan yine boşluklar pek fazla olsun istemiyorum. O yüzden 4x large'ın boyutuna baktığımda bana diyor ki
Max width 896 piksel diyor. Yani yapacağım şey şu olacak. Şu 4x'lerci şuradan sileceğim. Ve buraya geleceğim. Diyeceğim ki 1240 piksel diyeceğim. Bunu ben daha önce denemiş olduğum için direkt yine bu şekilde yapacağım. 2x large da aynı zamanda mx out'u da istemiyorum ben. O yüzden mx 0 diyeceğim ki bu tarafa yaslasın bana. Yani şurada boşluk oluşsun artık. Yani şöyle bir tekrar bakalım. Bakın şöyle. Buradan sonra büyüdüğü zaman artık burada boşluk oluşarak devam edecek. Evet, bu şekilde oldu. Hatta boyutunu istersek birazcık daha büyütebiliriz. 1240 1300 sanırım olabilir. Daha fazla bence büyütmek mantıklı olmayacaktır. Evet, 1240 tamam, iyi. Bir sıkıntı yok. Bu şekilde oldu. Tamamdır. Evet, şimdi kursuma birkaç tane ben şu şekilde price yazmışız buraya ama birkaç tane dosya yani attachment ekledim görmüş olduğumuz gibi. Şimdi ben bu attachment'larımı aynı zamanda gelip burada ne yapmam gerekiyor? Göstermem gerekiyor. Aynı zamanda ben burada şu an part 1 vesaire yazıyor ama burada aşağı tarafta da yazmasını isteyebilirim. Ve şu an biz satın aldığımız için tamam bu şekilde, ama satın almadıysam da burada yine aynı şekilde bir buton, description gibi çeşitli bölümlerin olmasını isteyebilirim. Şimdi benim normalde şu anki şu description'ımıza vesaire bir bakalım, bir şey var mı? Sadece H yazıyor ve o yüzden dolayı bir şey gözükmüyor. Hemen şöyle yapacağım. Lorem Ipsum sitesine geleyim. Şu arkadaştan şöyle gelip kopyalayayım. Şuraya direkt şunu şöyle yapıştırayım. Bu şekilde kalsın. Bunu da bu şekilde ayarlamış olayım. Bir yandan da çünkü ne yaptığımızı görmüş olalım. Şimdi hemen bu arkadaşları teker teker göstermeye başlayayım. Şimdi bizim burada video player'ımız okey burada. Şöyle bir bakalım. Şu padding 3 video player'ın olduğu yer. Şurada tekrar gelip yeni bir div açarak burada devam edeyim. Diyelim ki şöyle div class name padding 3, yine flex bir yapı, flex call item center justify between, başlangıçtan başlasın diyelim. Onun dışında tekrar gelelim, bir tane H2 ekleyelim ve içine chapter'dan gelen title diyelim. Bakalım ne oldu? Şurada görmüş olduğumuz gibi gözüktü. Hemen şuna class name diyelim. Şurada şuna mdd flex row dersem başlangıcı alır mı bu arkadaşı? Evet, başlangıcı alır. Küçülttüğüm zaman nasıl gözüküyor? Küçülttüğüm zaman ortalığı. Tamam. Şimdi tekrar gelin, burada bu arkadaşı birazcık değiştirelim. Hemen sen diyelim ki text 3x large ol. Fontun semi bold olsun. Ve text color yok. Text purple 600 diyelim. Evet, şu şekilde olsun. Hatta biz bu arkadaşa bir de şunu da yazabiliriz aslında. Uppercase diyelim. Direkt bize bunların isimlerini büyük bir şekilde versin. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Bir açıklama bölümü yapacağız. Açıklama bölümünde şöyle yapalım. Bu div burada yine aynı şekilde kalsın. Şöyle yapalım. Ve gelelim buraya, diyelim ki, ya da şöyle yapalım, daha doğrusu karıştırmadan şöyle şuraya sadece şu andaki yer bırakacağım şu an burada. Bu arkadaş burada biz ne yapacağız normalde? Bakın şuraya geldi, görmüş olduğumuz gibi. Biz burada normalde işte kurs satın alınmamışsa buraya buton ekleyeceğiz. O yüzden şimdiden sadece yerini belirtmiş olayım. Burada şimdi diyeceğim ki ilk başta div tekrar şöyle gelelim. Süslü parantez chapter'dan gelen description diyelim. Evet, şu şekilde bir şeyler gözüktü. Evet, burada P'ler vesaire bir şeyler gözüktü. Bunun için normalde bunu değil bir tane daha bir şey kullanıyorduk. Şöyle yapacağız o yüzden. Bunu şuradan şöyle siliyorum. Diyeceğim ki preview. Evet, bu arkadaşla birlikte kullanıyorduk. Bu arkadaşla birlikte kullandığımızda value değerine tekrar geliyorum. Evet, kapatabilirsem chapter'dan gelen description diyeceğim ve bunu da bu şekilde
ayarlamış olacağım. Güzel. Sonra tekrar gelelim. Biz buradaki bu arkadaşa birazcık stil verebiliriz. Hatta şu arkadaşa da class, evet, buraya ekleyemiyormuşuz. Tamam, problem değil. E, padding top 2 diyelim. Ya da margin top 5, LG'de margin top 10 dersem sanırım olur diye düşünüyorum. Tamam. Şuradaki şu border'ı vesaire götürsek iyi olur ama bunun için preview vesaire yok etmem gerekiyor sanırım. Yani orada yapmam gerekiyor. Oradan geliyor büyük bir ihtimal bu değer. O yüzden dolayı hiç uğraşmayacağım. Buraya kadar tamam. Şimdi bunun altına aynı şekilde geleyim. Tekrar bir tane daha açayım ve diyelim ki attachment nokta length ve diyeyim ki eğer ki attachment nokta length bir değeri varsa o zaman bana buradaki bu tasarımı getir diyeceğim. Şöyle yapalım. Evet, şunun içindeki bana direkt bu tasarımı getirmesini isteyeceğim. Şimdi normalde benim 2 tane değer eklemiştim tabii ki oraya. Şimdi bunları teker teker getireceğim. Diyeceğim ki div class name padding 3, tekrar gelelim şöyle bir süslü parantez, attachment nokta map, tekrar parantez, attach, şöyle kısa olsun, attach yazalım, tamam. Tekrar geleyim şöyle, tekrar bir tane parantez, burada a ile birlikte kullanalım. Burada diyeceğim ki aslında burada A değil linkle vesaire de kullanabiliriz ama sonuçta bu dokümantasyon olduğu için indirme vesaire bir şeyler olabilir. Yani bir sayfa olabilir. O yüzden dolayı biz bunu A ile kullanmak daha mantıklı olacağı için A ile birlikte kullanacağım. Evet, attach.url diyeceğim. Sonra target bölümünü aynı zamanda bana yeni sayfada açsın. Başka key kısmını ekleyelim. Sürekli hata vermesin bize. Bir de class name verebiliriz buna. Diyelim ki flex item center background purple 500 text white font semibold, tamam, böyle bir şeyler olsun diyelim. Daha sonra bu arkadaşta şöyle bir tane file ikonu kullanayım. Ve bu ikonun yanına da bir tane p ekleyeyim ve bunun içine de diyelim ki attachment name şöyle ekleyelim, bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi geldi. Pek güzel bir yapı olmadı tabi. Hemen bu arkadaşla birazcık uğraşalım. Diyelim ki v de full olsun. Font semi bold olmasın bu arkadaşlar. Çok kötü durdu. Text'in XS olsun. Evet, şöyle bir daha bakalım nasıl oldu. Tamam, birazcık daha iyi. Rounded X large diyelim. Başka margin bottom 2 desek gibi. Şu rounded X large bozdu bu sefer de. Rounded SM diyeceğim sadece. Küçük bir şey olsun. Tamam. Evet, boşluklarıyla vesaire şu şekilde 2 tane eklentisi var. Üzerine geldiğimiz zaman bunları yeni sekmede açması gerekiyor. Resim vardı zaten. Evet, şu şekilde geldi. Bunları da bu şekilde ne yaptık? Ekledik. Sonra burayla da bu işimiz bitti. Artık ne yapacağız? Para işlemini yapacağız. Şimdi o yüzden dolayı ben daha önce şurada zaten önceki bölümde ne yapmıştık? Test etmek için bunu eklemiştik. Artık bunu sileyim ve tekrar geleyim sayfama. Burada tekrar yenileyim. Burada bu işlemimizi yapmaya başlayalım. Bakın attachment bölümü zaten otomatik olarak artık ne oldu? Gizlendi. Bu arada buradaki bu bölümü de aslında gizleyebiliriz. Yani bu açıklama bölümünü de aslında duruma göre gizlemekle ilgili bir şeyler yazabiliriz ya da bu şekilde kalabilir. Tercih meselesi duruma göre düşünülebilir.
Şimdi burada biz şunu yapacağız. Diyeceğiz ki eğer ki durum buysa o zaman bize ne yapacaksın? Yani durum eğer satın almadaysa, satın alması gerekiyorsa burada bir tane buton çıkması gerekiyor. Bunun için öncelikle bir buton oluşturarak başlayalım ve daha sonra bu butonu da gelip aynı şekilde buraya ekleyelim. Diyelim ki kurs sell button nokta tsx diyelim. Grafçı diyelim ve bu butonumuzu kurs sell button diyelim. Tamam. Şimdi bu butonda öncelikle iki tane değer olacak. Diyeceğim ki interface kurs sell button props, bir tanesi price değeri olsun ve number değeri olacak ve bir de kurs ID ile ilgili bir değerimiz olacak ve string olacağını söyleyeceğim ve burada yine aynı şekilde evet şöyle bu iki arkadaşı tanımlıyoruz. Tamam. Burada şimdi hemen diyeceğim ki ilk başta butonumu ayarlayayım şöyle. Buton bizim şu arkadaşı şöyle direkt kullanabiliriz. Bu butonu kullanırken de işte bir iki tane şeye ihtiyacımız var. Şöyle diyeceğim ki işte size sm olsun. Evet. Sonra on click işlemi yapacağız biz burada. On click eşittir. Şurada hemen bununla ilgili bir tane on click işlemi yazayım. Diyelim ki const const on click async, pardon şuraya async, daha sonra eşittir async ile, gerçi değişen bir şey yok. Evet, await işlemler vesaire kullanacağımız için yine aynı şekilde ekleyeyim dedim. Şöyle şuraya da aynı şekilde yazalım. Bu tamam. Burayı daha sonra tabi zaten yazacağız. Şu anlık bir işimiz yok. Şöyle bir try catch atayım, içine kalsın sadece. Şu anlık bu dursun. Onun dışında bir de şunu eklemek istiyorum. Burada const is loading ve virgül set is loading diyeceğim. Ve use state false diyeceğim ve use state eklediğim için yukarı yine use silent eklemem gerekiyor. Sonra şimdi normalde biz bu butona tıkladığımız zaman satın alma işlemini yapacak. Okey, onda bir sıkıntı yok. Şimdi bunun class name'ine de bir de v full diyelim. Sadece bu şekilde kalsın. Tabi şuradaki şu on click özelliğini de yine aynı şekilde yukarıdaki on click özelliğini ekleyeceğim. Bir de disabled özelliğine yine yukarıda şu tanımlamış olduğumuz is loading'i ekleyeceğiz. Biz on click işlemini yaparken de burada ne yapacağız? Bu işlemleri set ederek kullanacağız. Şimdiden sadece önden bir girişini hazırlamış olduk. Şimdi gelelim aynı şekilde gelip bu arkadaşı buraya eklemeye. Burada şimdi şunu diyeceğim. Eğer ki kurs şöyle, eğer ki kurs satın alınmışsa o zaman işte bana şurada şunu söylesin diyebilirim. Evet, şimdilik şöyle yazalım. Olmazsa bu alanı kaldırırız. Test diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Buraya tekrar geleyim, yazayım. Burada eğer ki alınmamışsa o zaman benim kurs sell button şeyimi getireceksin. Ve bunun değerleri de evet, bunda herhangi bir şey falan bir şey yazmadık gerçi. Şöyle yapalım. Şuraya tekrar bir bakayım. Bunun label özelliğini yazmadık aslında. Bunun label özelliğine de şöyle bakalım. Price number. Şöyle şuraya tekrar gelelim. Diyelim ki buraya price'i yazsın bunun içinde. Evet. Şimdi tekrar geleyim. Aynı şekilde burada kursel butona kurs ID'den gelen, parametreden gelen kurs ID olduğunu söyleyeyim. Ve price özelliğine de yine kursun price'ı diyelim.
Evet, bakalım şimdi ne oldu ne bitti. Sayfam yenileniyor. Evet, şuraya şu şekilde 555 şeklinde bir şeyler geldi. Şimdi bunu düzeltiriz ama önce bir tasarımını bunu bir düzeltelim hemen. Burada şuna V full dediğimiz için galiba şey yapıyor. Bunu kaldırsam nasıl durur? Bakalım şöyle bir. Tamam, daha iyi. Başka bir class vesaire bir şey eklemeyeyim olmazsa. Ya da V full sadece şeydeyken V full olsun. Evet. V full margin bottom yok. Margin top 2 3 olsun. MD'den sonra margin top 0 ve MD'de yine aynı şekilde ve işte kaç piksel şey olsun ve 20 olsun diyelim. Evet, şöyle bir şey oldu. Tekrar şöyle gelip bakalım. Evet, burada da bu şekilde oldu. Şimdi bu arkadaşa bir de şunu ekleyelim hemen. Format diye bir şey yazmıştık biz şuradaki şu price özelliğimize. Yine bunu ekleyelim. Diyelim ki sell. Bunun içine de gelelim. Şu format. Evet, nerede? Format price. Tekrar parantez içinde buradaki price'ımızı buraya ekleyelim. Şöyle olsun, bakalım nasıl olacak. Evet, sell sığmadı bu sefer küçük olduğu için. Bu arkadaşı birazcık daha büyütürsem problem olmayacaktır. 32 dersem. Evet, bakalım. Evet, şu şekilde oldu. Şimdi artık ben buna tıkladığım zaman satın alma işlemi yapacak. Diğer türlü zaten bu şekilde olacak. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Evet, şimdi ödeme yöntemi bölümüne geçeceğiz. Bunun için EasyPay ve PayTR ikisini de denedim. PayTR ile ilgili bir dokümantasyon derken yani şöyle yükleyebileceğimiz bir paket bile doğru düzgün olmadığından dolayı birazcık denedim. Çok fazla işe yaramadı. EasyPay da aynı şekilde bir yere kadar geliyor ve daha sonrasında işe yaramıyor. Açıkçası ben size sadece bunları en azından göstereyim. Neden bunu da yapmadınız diye bana hiç sormayın. O yüzden dolayı direkt size göstermeye çalışayım bunları. Şimdi normalde ben direkt geldim. Şuradaki benim kurs.sel butonumun şu bölümüne geldim. Şöyle dedim ki şu API'ye istek atacağım. İstek attığım zaman işte hata olursa bana şunu yazsın. Şimdilik tabi deneme amaçlı yazmış olduğum şu şekilde oluşturdum ve buraya bir istek atacağımı söyledim. Sonra geldim, bu isteğimle ilgili buraya bir şey hazırladım. API hazırladım. Hazırlamış olduğum API'da işte ilk başta kursla ilgili bilgileri çek, işte şeyle ilgili bilgileri çek, bunları çek işte. Sonra dedim ki işte EasyPay ile ilgili şu verilerimi çek. Bunları geldim secret dosyamla geldim tanımladım. Daha sonra bir istek atacağım. İsteğimle ilgili şu şekilde bilgileri girdim. Evet, şöyle yine bunları nereden buldum bu arada? Bu bilgileri yine geldim buradan aldım bu arada. Geldim bunu da yükledim aynı şekilde. Bunlar aynı şekilde geldim kopyala yapıştır yaptım. Buraya kadar her şey okey. Şurada mesela şu an gelip bana bu arkadaşı çalıştırmadı. Aslına bakarsanız bundan önce şunu çalıştırmadı. Dedi ki ben dedi şu dosyayı bulamıyorum dedi. O dosyayı da manuel bir şekilde kendim oluşturdum. Şu resources dosyasını ben bulamıyorum dedi. Bu resources dosyasını ben bulamadığım için dedi, zaten görmüş olduğunuz gibi içinde hiçbir şey yok. Boş bir dosya. Sadece de geldim ben bu dosyayı oluşturdum. Zaten bu dosyanın da normalde oluşmadığını nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Yine aynı şekilde bakın burada bir arkadaşımız yine gelmiş demiş ki işte entegrasyonla ilgili çözüm önerileri ve gelmiş burada yine aynı şekilde söylemiş. Demiş ki attığı klasörü bulamayacaklar. Bu klasörü manuel olarak oluşturabilirsiniz. Paketin iyileşmesine yönelik çalışma yapanlar için belki bir fikir verebilir demiş. Yani bu ne yazık ki EasyPay ile ilgili herhangi bir ödeme yöntemi vesaire ben bulamadım. Başka birinde açıkçası pek bulduğunu düşünmüyorum. Eğer bulduysanız muhakkak aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazın ki hepimiz faydalanalım yani. Ama ben ne yazık ki bulamadım ve bu şekilde bir şey olduğunu görüyorum. Peki alternatif çözüm olarak ne yapılabilir? Bu şey olarak ne yapılabilir? Backend olan bir işi şeyle birlikte yani Python'la yazılabilir ya da başka bir şeyle yapılabilir. Oradan yönlendirme yöntemiyle yine aynı şekilde halledilebilir. Yani bu kısım artık Next.js değil başka bir yöntemle olabilir. Yani illa PyTR ya da ISCO yapılması gerekiyorsa mantıken bu şekilde yapılabilir. Diğer türlü direkt Next.js ile bunu ne yazık ki tam anlamıyla yapma şansımız yokmuş. Bunu da şu an için en azından görmüş olalım istedim.
Şimdi bunun dışında tekrar burada neler yaptık? Diğer bölümleri de göstereyim ki en azından aklınızda az çok fikir olsun. Şimdi middleware kısmında yine API ve PUC oluşturdum ve burada bir izin verdim. Ve aynı zamanda ben şöyle direkt şuradan gelip gösterirsem daha kolay olacak. eSpy'in yine aynı şekilde görmüş olduğumuz gibi şeylerini yüklemişim. Kütüphanesini yüklemişim. Kütüphanesiyle birlikte bunları eklemiş. Sonra buraya yine aynı şekilde bu sürümü eklemiş. Widinware'e bunu eklemişim. PyTR ile ilgili bir deneme yapmışım. O da burada zaten. ESCO ile ilgili şu şekilde bir deneme, bir lib dosyası yazdım. Daha sonra bunu aynı şekilde kullandım. Ama gelin görün ki dediğim gibi işe yaramıyor. Şimdi yazmış olduğum şeylerle birlikte şuradaki sel'e bastığım zaman bakın şu an bir istek atıyorum. Atmış olduğum istekli bekliyorum şu an. Evet, isteğimi attım. Şöyle tekrar giriyorum. Bana diyor ki en son olarak diyor. Burada diyor bir hata var diyor. 124. satır diyor. 124. satırda tam olarak bu. Şimdi şu ana kadarki geldiğim bölüme kadarki hata, yani yukarı bölümü okey sayıyor, bir nevi problem yok. Bu sefer diyor ki bana EasyPay'da payment diye bir şey yok diyor, yani payment hatta create yok diyor da payment da yok yani. Ben ikisine de baktım, ikisi de yok yani. Diyor ki ben bunun ikisini diyor bulamadım diyor. O yüzden dolayı yok diyor bir şey diyor. Yani başka sel de diyebilirim şu an hatta. Bir de onu da deneyelim mesela. Bu sefer de bana cell not defined diyecek. Görmüş olduğumuz gibi, yani bunu bizim yapabilmemiz için EasyPy'ın bunları gelip düzenlemesi lazım. Yani Next.js için bir modül paketi hazırlaması gerekiyor. O yüzden dolayı ne yazık ki şu an için herhangi bir yapım yolu yok. Ben bu dosyaları da yine aynı şekilde GitHub hesabımda ilgili commitlerde paylaşacağım. Siz tabii ki isterseniz yine aynı şekilde ilgili commite giderek bu dosyalara bakarak siz de inceleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir şey olursa benimle yine aynı şekilde paylaşabilirsiniz. Şimdi yine diğer projemde yapmış olduğum gibi Stripe'la ödeme yöntemi yapabilirim. Bu şekilde kullanabiliriz. Evet, şimdi ödeme bölümüyle devam ediyoruz. Bunun için öncelikle hemen şöyle Stripe Customer diye yeni bir model ekleyeceğim. Eklemiş olduğum bu modeli daha sonra npx prisma db push diyerek göndereceğim. Bu işlemi niçin yapıyoruz? Çünkü bizim daha sonra kursu satın alanlarla ilgili bir alan göstermek istiyoruz. Yani bir raporlama işlemi yapmak istiyoruz. Udemy'de olduğu gibi. O yüzden dolayı bunu ne yapmamız gerekiyor? Oluşturmamız gerekiyor. Onun dışında npm is stripe diyerek aynı şekilde stripe'ı kurmam gerekiyor. Hazır madem durdurdum, bunu da yapayım. Bunun ikisini yaptıktan sonra projemi yeniden başlatayım ve yavaş yavaş ayarlarımı yapmaya başlayayım. Hemen şöyle projemi bir yandan başlattım. Şimdi ilk olarak benim bir bağlantı dosyasına ihtiyacım var. Yani bunun için lib klasörüne geleceğim. Tekrar stripe.ts diyeceğim ve burada bir bağlantı dosyası yazacağım kendime. Bu yazacağım bağlantı dosyasında şuradaki şu kütüphaneyi, yani eklemiş olduğum şu kütüphaneyi kullanacağım. Diyeceğim ki export const stripe eşittir need stripe büyük harflerle şu. Daha sonra parantez process içindeki environment'ın içindeki stripe. Evet, şöyle yapalım. Environment. Evet, şunları sileceğim, ben şu anlık oluşturmuştum. Evet, şu üçünü kullanacağız bu arada. Stripe API Key, Next Public API URL'e ihtiyacınız olacak. Şu şekilde sadece benim localhost 3000'de çalıştığım için yine buna ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı bunu ekliyorum ve webhook secret, bunlara ihtiyacım olacak. Ben şimdilik o yüzden Stripe API Key diyerek yine aynı şekilde geleceğim, burada bu arkadaşı söyleyeceğim. Şu an tabii ki bir API Key oluşturmadık ama şimdi birazdan oluşturacağız. Öncesinde bağlantı ayarımızı yapalım. Buraya yazdıktan sonra bunu bu şekilde Ctrl Space yaptığınızda eğer ki bunlar geliyorsa demek ki doğru yapmışsınız demektir. API versiyon, daha sonra şuradan versiyon bilgisini şöyle yazacağım. Otomatik kendisi geliyor zaten, yine bir sorun yok. TypeScript diyeceğim ve bunu da aynı şekilde true diyerek aktif edeceğim. Bağlantı ayarlarım bu şekilde. Şimdi gelelim Stripe API Key'e. Stripe API Key için öncelikle Stripe hesabında hesabı açmamız gerekiyor. Hesabı açtıktan sonra şimdi normalde Stripe Türkiye'de bildiğiniz üzere hizmete değermiyor. Çünkü Türk Bankası'na para çekemiyoruz. Türk Bankası'na para çekemediğimiz için ama developer hesabını kullanmamızda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden dolayı hesabınızı aktif etmenize gerek yok. Hesaba giriş yaptıktan sonra X'e basarak yine aynı şekilde
hesabı oluşturduktan sonra X'e basarak buradan Developers bölümünden bu karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Yani isterseniz ya da bu şekilde de yazabilirsiniz. Neyse işte bu karşınıza çıkan hesaptan şuradan yeni bir tane account oluşturmak istediğinizi söyleyin ve Udemy diyerek hangi ülkede olduğunuzun pek bir önemi yok. Create account diyerek bunu oluşturarak başlayalım. Şimdi Udemy ile ilgili bir account oluşturdum görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra tekrar buraya geliyorum. Burada acaba hangisiydi? Developers diyelim. Evet, yine buradan tekrar Developers diyelim ve şurada API Key diye bir bölüm var. Buradaki key bizim işimize yaramıyor. Buradaki şu key'e ihtiyacımız var. Hemen bu arkadaşı yine aynı şekilde gelip alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra artık bağlantı ayarımda tamam, artık işlemlerimi yapabilirim. Şimdi gelelim işlemlerimizi yapmaya, yani bununla ilgili bir API yazmaya. Öncesinde ben daha önceden ESCO ve PyTera'yı denerken şuradaki on-click eventini şu şekilde doldurmuştum. Yine aynı şekilde sizde tabii şu an yazılı olmayabilir. Siz de yine aynı şekilde bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Cage'i vesaire pek önemseyerek yazmadım aslında bakacak olursanız. Buralarında ufaktan bir düzelmesi gerekiyor aslında ama problem değil. Şu an en azından bir çalıştıralım. Const response diyerek evet exios post ve şu şekilde bir API'ye istek atıyorum. Bu atmış olduğum API'yi hemen oluşturalım. Bizim burada normalde bir kurs ID'miz var ve yine buraya check out diyerek buraya yine aynı şekilde oluşturacağım ve bunun içine root.ts diyeceğim. Yani ne yapacağız biz burada? Bu root.ts ile birlikte API'mizi yazacağız. Butona bastığımızda artık bu işlem çalışacak. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Daha sonra biz işlemlerimiz için buradaki web hook'u vesaire de kullanacağız ama öncelikle bir root dosyamızı birlikte yazmaya çalışalım. İlk olarak şöyle yapacağım. Ben yine diğer projemden birazcık faydalanacağım. Yani diğer projemden kastettiğim şey, daha önce ben zaten bunları birazcık yazdım çalıştırmak ümidiyle açıkçası. ESCO proje denemek için yazmıştım. O yüzden dolayı şöyle oralardan kopyalayarak bir yandan size direkt anlatmaya çalışacağım ve bazı bölümleri zaten kendim yazacağım ve bazı bölümleri düzelteceğim. Öncelikle export async function post diyeceğim, yine bu şekilde bir işlem yapacağım ve daha sonra try catch diyeceğim. İlk başta benim bir kullanıcıya ihtiyacım var, yani bir kullanıcıyla ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor. Yine aynı şekilde const user ve await current user diyeceğim. Clark ile birlikte şöyle bunu ekleyeceğim ve bu kullanıcı var mı yok mu bununla ilgili bir kontrol yapmam gerekiyor. Yani gelen şeyde post işleminde user ID, e-mail adres bunları ne yapıyor? Bunlarda herhangi biri yoksa otomatikman olarak ne yapıyor bize? Giriş olmadı diyor. Daha sonra bana kursla ilgili verileri çekmem gerekiyor. Bu yüzden dolayı yine aynı şekilde geleceğim. Bunu yapıştıracağım ve diyeceğim ki evet PrismaDB'nin kütüphanesini yükleyelim. Kurs find unique diyerek bu şekilde eşsiz olan ve kurs ID'me göre ve yayındaysa kursun bana bu şekilde bir veri getirmesini istiyorum. Daha sonra ödeme alındı mı alınmadı mı? Bununla yine ilgili aynı şekilde bir kontrole ihtiyacımız var. Bu kursun ödemesi alındı mı? O yüzden dolayı bu şekilde yani bu kullanıcı aldı mı şeklinde bir arama yapıyoruz aslında. Daha sonra bunların dediğim gibi kontroller olması gerekiyor. Bunlar sadece şey ve eğer ki kontroller sonucunda düzgün bir cevap alamadıysak ne olacak? Bu şekilde bize bir veri gönderme işlemi yapacak. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Şimdi gelelim Stripe ile ilgili olan işlemlerimize. Yazmış olduğumuz bu şema ile birlikte aynı zamanda bizim burada bir ekleme işlemi de yapmamız gerekiyor. Yani veri tabanına kayıt işlemi yapmamız gerekiyor. Öncesinde const line items diyelim ve şu list items daha sonra stripe diyeceğim. Evet, şununla birlikte diyeceğim ki check out session. Bir session yaratacağım ki yaratmış olduğum session'la birlikte item'larla birlikte ben bu işlemi gerçekleştirebileyim. Şöyle tekrar yazalım bakalım. Evet, şu yok sanırım. Şöyle olacak. Tamam. Sonra örnek olarak yine şöyle gelip kopyalayacağım. Diyeceğim ki adet bir tane, şurası try product data name, course title, course description, bunlar bu şekilde olacak.
Daha sonra başka neye ihtiyacımız var? Şöyle tekrar geliyorum hemen. Diyeceğim ki let stripe customer diyelim ve eşittir await prisma db nokta stripe customer nokta find unique diyelim. Burada da ben şunu istiyorum. Şimdi bana normalde şu olması gerekiyor. İki tane kullanıcı türü var şimdi. Bir tane Stripe'a kayıtlı olan kullanıcının türü. Bir de benim kendi kullanıcımın ismi vesaire. Bunlar gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Diyeceğim ki where user id şurada olmuş olduğu gibi ya da direkt şöyle yazayım. Where user id select yine Stripe customer id true diyerek yine aynı şekilde geleceğim. Bu arkadaşlar buraya yazacağım. Daha sonra ben burada bunun bir kontrolünü yine aynı şekilde yapmam gerekiyor dediğim gibi. Zaten buraya let dedik. Şimdi diyeceğim ki eğer Stripe Customer üyesi değilse bu kişi, o zaman bunu öncelikle bu kişiyi bir Stripe'a kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için Customer Await Stripe nokta, yani bizim Stripe'ımızda kayıt değilse Await Stripe. Evet şöyle bakalım. Evet lib ile birlikte kütüphanesi gelecek. Ekleyelim onu. Bakın şu an geldi. Burada diyeceğim ki customers nokta create parantez süslü parantez ve burada email user'dan gelen email adres 0 nokta email adres diyelim. Daha sonra tekrar gelelim. Burada diyelim ki Stripe Customer Await Prisma DB. Bunu ne yapacağız? Create diyerek yine aynı şekilde kayıt işlemini yapacağız. Data diyelim. Burada diyeceğim ki User ID için benim User ID'm, yani user'dan gelen ID'm virgül Stripe Customer ID için de Customer'dan gelen ID diyeceğiz. Buraya kadar işlemlerim tamam. Sonra şu arkadaş nerede bitiyor? Şöyle bir kontrol edeyim. Burada bitiyormuş. Tamam. Evet biraz parantezi fazla açmışım. Bulmam kolay olsun yazılar. Tamam. Daha sonra ben diyeceğim ki burada const session diyeceğim eşittir await stripe nokta checkout nokta session nokta create ve daha sonra burada oluşturulan session'la birlikte ben verilerimi burada söyleyeceğim. Hemen bunlar da aynı şekilde hiç uğraşmayacağım. Kopyala yapıştır yapacağım ve anlatacağım. Şimdi normalde benim bir kurs ID'imle yine aynı şekilde bunları user ID bunların değerlerini söylüyorum. Success URL ve cancel URL. Biz bunları zaten buradaki environment dosyasına ekledik ki ne diyoruz yani biz buraya? Eğer ki işlem başarılıysa kurs ID canceled 1 ya da işte success'e bunu versin gibi bir şey söylüyoruz. Mod için payment. Diğer türlü buradaki ismini yanlış yazmış belki olabilirim, bir bakalım. Evet şunu tekrar kendim elle yazayım. Ne olur ne olmaz. Evet tamam. Şimdi burada yine aynı şekilde diyorum ki customer stripe customer ID şeklinde söylüyorum. Line items yukarıdaki şu arkadaşlar zaten bunları göndererek bir ödeme işlemi yapmaya çalıştığımı söylüyorum. Şimdi şuradaki diğer root dosyalarından bir tanesini açayım. Şu arkadaşı şöyle şuraya kopyalayayım. Bunun değişmesi lazım birazcık ve bir de console.log'u alayım. Bunları birazcık oynayalım. İlk başta next response'yi şöyle gelip yükleyeyim. Daha sonra burada JSON diyelim ki tekrar parantez açalım. Burada diyelim ki URL session'dan gelen URL diyerek bu arkadaşı bitirelim. Burada da kurs unpublished değil. Kurs check out desin. Tamam. API'miz bu şekilde hazır. Onun dışında geriye ne kaldı? Sadece bir de şimdi biz buradaki buton işlemlerimizi yaptık ama ben bir de bununla ilgili bir webhook yazmak istiyorum. Yazmış olduğum bu webhook'la birlikte işte veri tabanının otomatikman kayıt işlemi olsun istiyorum.
Bunun için burada hemen şöyle buradaki webhook bölümüne gelip tıklıyorum. Add a new point kısmı var. Şimdi normalde biz canlı bir serverda çalışıyor olsaydık bunu kullanırdık ama biz şu an lokalde çalıştığımız için bunu kullanacağız. Bunun için öncelikle buradaki doğulan CLI seçeneğine tıklayarak bakalım, tıklayalım. Şunlardan birisi büyük bir ihtimal açıkla, birlikte tıklayalım. Burada indirmemiz gereken şeyi ne yapacağız? Geleceğiz, indireceğiz. Buradan GitHub sayfasına gideceğim. Şöyle tekrar bakalım. Ben indirdim zaten daha önce. Windows kullandığım için ben direkt bunu indirdim. Diğerlerinde kullanımlar aynı olmayabilir. O yüzden sizin de bunu nasıl kullanabileceğiniz, eğer başka bir sistemi kullanıyorsanız bakmanız gerekebilir. Ben Windows'u zaten şu an anlatmaya çalışacağım. Şimdi indirdikten sonra benim işte şöyle bir dizilim varmış. C-User'da olan Stripe bilmem işte bu şekilde bir ismi varmış. Pek de önemli değil açıkçası ismi. Ama nasıl kullanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. İsterseniz ismini daha kolay bir şekilde çevirebilirsiniz ya da çevirmeseniz de pek önemli değil. Buradan cmd diyerek bunu direkt, bu sayfayı direkt aynı dizini burada açabiliyorsunuz zaten. Açmış olduğunuz bu dizinle birlikte buradaki bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Şimdi tabii öncelikle benim Stripe'ı burada çalıştırmam gerekiyor. Dosyayı kapattım. Şöyle yapayım hemen. Dolant, bir saniye hemen açıyorum size gösterebilmek için. Evet. Şimdi şöyle tekrar bakacak olursak bunun üzerine 2 defa tıkladığım zaman şöyle bir sayfa açılıyor ama benim işimi bu sayfa görmüyor. Stripe'ı kullanabilmemiz için bu şekilde açtıktan sonra cmd yazıp açtıktan sonra buraya diyeceksiniz ki stripe.exe diyeceksiniz ve bunun için çalıştırdığınızda direkt bu şekilde geliyor. Şimdi bana buradaki direkt tüm adımları teker teker söylüyor zaten. Öncelikle ben buradaki şu Stripe login'i çalıştırarak başlayacağım. Hemen şöyle basıyorum. Bilerek şuraya basıyorum ki bu sayfada açılsın istiyorum. O yüzden dolayı bana şöyle bir tane web sitesi çıkıyor ve kontrol ile birlikte basıyorum ve burada bu sayfa açılıyor ve giriş işlemim için bana diyor ki şöyle bir şey veriyor. Allow like chest bilmem bir şeyler access diyerek izin veriyorum. İznimizi aldık. Sonra geliyoruz, burada bu sayfamızı yeniliyoruz. Tekrar bakıyoruz. Burada işimiz gördüğümüz gibi completed dedi. Şimdi gelelim buradaki bu işlemimizi yapmaya. Buradaki işlemimizde diyor ki Stripe list'ini şu şekilde diyor bir şey çalıştır diyor ve bu şekilde kullan diyor. Ben öncelikle şu arkadaşı şöyle gelip kopyalayayım. Biz öncelikle şu şekilde çalışıyoruz. Localhost 3000. Daha sonra ben API klasörünün içinde webhook'un içinde çalışacağımı söyleyeceğim. O yüzden bu şekilde bir güncelleme yapıyorum. Ve tekrar gelip bunu buraya bu şekilde yazıyorum. Yazdıktan sonra bana burada bir secret key verdi. Bu secret key'i hemen alıyoruz. Evet, Ctrl C ile alıyoruz sanırım burada. Linux'ta sağ tıklıyorduk da. Evet. Buradaki environment dosyasına tekrar geliyorum. Buradaki bu Stripe webhook secret'ı aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Sonra buradaki bu işlemi zaten çalıştırdığımız zaman yine direkt görmüş olduğumuz gibi completed dedi. Şimdi bize burada artık diyor ki Stripe trigger payment, eğer ki durum buysa ya da işte durum bunlardan birisi ya da yan taraflarda vermiş olduğu örneklere bakacak olursak Ruby ile vermiş, Java ile vermiş, Python ile vermiş. Mesela Node.js bize birazcık daha yakın olabilir belki. Diyor ki işte event type'a göre yakaladın mesela, bunu söyledin. O zaman yani bu event type'larla beni yakalayacaksın ve daha sonra ne yapacaksın? Yaptırmak istediğin işlem neyse yaptıracaksın diyor yani. Şimdi normalde biz Clerk vesaire de kullanmış olduğumuz için bizim öncelikle middleware'e şu şekilde bir API webhook yazarak izin de vermemiz gerekiyor. Ben zaten Clerk kullanmasak da gerçi vermemiz gerekiyor. Yanlış bir cümle oldu açıkçası. Burası bizim güvenlik işlemimiz, Next.js'e bizim o yüzden dolayı burada bir izin vermemiz gerekiyor. Out middleware kullandığımız için. O yüzden dolayı API webhook diyerek burada iznimizi veriyoruz. Verdikten sonra iznimizi vesaire artık webhook'umuzu yazabiliriz. Aynı o tarafta söylemiş olduğumuz gibi API'nin içine yeni bir klasör webhook. Evet, daha sonra tekrar bunun içine geleceğim. root.ts diyeceğim. Burada şimdi yine aynı şekilde export async function türü
post olsun. Request diyelim. Evet, şöyle yazalım. İlk olarak body'den gelen verileri alacağım. Yani body diye bir değişken söyleyeceğim ve request'ten gelen verileri text olarak gel buraya al. Aldıktan sonra header'dan gelen verilerim olabilir. Bunun için de signature diyelim. Eşittir headers. Evet, next headers. Parantez açıyorum. Get parantez. Buraya yazacağım şeyi düzgün bir şekilde yazmam gerekiyor. O yüzden kopyala yapıştır yapacağım ve as string diyerek bunu bu şekilde yazacağım. Daha sonra diyeceğim ki let event diyeceğim. Eşittir stripe'dan gelen event diyerek bunun ismini bu şekilde kısaltacağım. Daha sonra şöyle bir try catch diyelim ve burada diyelim ki event eşittir stripe'dan gelen webhooks'tan gelen bu event'la gelen veriler, işte daha doğrusu veriler için body signature process nokta environment nokta environment dosyasına tekrar gelip açalım ve şu arkadaşı buraya söyleyelim. Daha sonra olur da bir hata yakaladıysan sen error tipi any olsun ve burada sen gel bana return new next response webhook error'dan gelen mesaj virgül burada da işte süslü parantez statüsten gelen 400 diyelim. Buraya kadar tamam. Bununla işlemlerimiz bittikten sonra bir tane constation diyelim. Eşittir event'dan gelen data nokta object as stripe checkout nokta session diyelim. Daha sonra const user id diyelim. Eşittir session'dan gelen metadatadan gelen user id diyelim. Daha sonra yine const diyelim, kurs id diyelim. Eşittir session'dan gelen metadatadan gelen kurs id diyelim. Bakalım bir hata almayız umarım. Sonra bakacağız. Tamam. Daha sonra biz bu işlemleri dediğimiz gibi yapabilmemiz için şöyle diyeceğiz. If event nokta type eşitse evet, burada bir sürü şey geldi. Diyeceğim ki bunlardan checkout session completed diyeceğim. Eğer ki session complete tamamlanmışsa o zaman sen bana ne yapacaksın? Bir ödeme işlemi, kayıt işlemi yapacaksın ki yapmış olduğun bu ödeme işlemiyle birlikte ben bunları bir şey yapabileyim. Görebileyim yani. Onun için diyeceğim ki if user id kurs id ve daha sonra burada return new next response webhook error desin. Tamam. Ya da şey de diyebiliriz ya. Missing user id or course id. Tamam, bu şekilde söylesin. Daha sonra diyelim ki await prisma db nokta ödeme için bunu kullanıyorduk. Diyeceğim ki nokta create tekrar parantez süslü parantez, burada diyelim ki data kurs id kurs id user id virgül
user ID diyerek bunu yazalım. Onun dışında başka ne kaldı geriye? Eğer ki şuraya da elsesini de yazalım bu arkadaşın. Şunu alalım mesela. Burada da desin ki işte event nokta type desin. Tamam, bu şekilde olsun. Status kodu 401 olsun hadi. Daha sonra tekrar gelelim. Return need next response null status de 200 olsun diyelim. Evet, bakalım hepsini yazdık. Bir hatamız olmadıysa çalışması artık gerekiyor mantıken. Şimdi gelelim bu arkadaşı satın almak için bu arkadaşı bir basalım. Ne olacak, ne bitecek. Evet, middleware dedi. API'ye istek attı. Bakalım. Evet, webhook'u da bakın geçti. Evet, bana şu şekilde bir iki tane bilgi geldi. Şimdi hemen ben Stripe'ın test kart bilgilerini açmamıştım. Hemen onları açıyorum. Şöyle Google'a Stripe test kart yazdığınızda karşınıza çıkan şu site. Buraya geldiğinizde birazcık daha aşağı indiğinizde bir sürü kart var ama şunu yazması en azından kolay. 42 42 12 34 567 direkt bunu kullanmaya çalışacağım o yüzden dolayı. 42 42 hemen şöyle yazalım. 12 34 567 kart sahibine adı deneme falan. Daha sonra öde diyelim bakalım ne olacak. Başarılı dedi. Bakın success 1 dedi. Evet, bakıyoruz. İşlemimiz başarılıysa veri tabanına da bir kayıt işlemi yapıyor olması lazım. Kurs ID compiled dedi. Tamam, bu sayfaya attı. Peki ödeme işlemi ne oldu? Şöyle gelip bir bakalım hemen. Stripe Customer nerede? Şuraya gelip bakıyorum hemen. Created at, update at 6424. Evet, şu. Emin olmak için tarihlere vesaire de baktım. Çünkü ben daha önceden bir kere silme işlemi yaptım, emin olamadım. Gerçi silme işlemi yapmışımdır. Burada yoksa diğer türlü çalışmayacaktı. Daha önce burası hatırlarsanız kilit ekranıydı. Otomatikman gitti. Kursu aktif bir şekilde açtı ve bunu güzel bir şekilde yapmış oldu. Peki şimdi gelelim biz tekrar aynı şekilde bir de bunun error kısmını da bir test edelim. Gerçi yanlış kart girmiş olduğumda Stripe tepki verir diye düşünüyorum. Bir deneyelim hemen. Bunun için öncelikle buradaki bu kaydımı benim silmem gerekiyor. Yeniden hemen deletleyelim bunu. Evet, sayfam yenilensin. Tamam. Burada tekrar gelelim. Aynı şekilde. Tekrar sil diyeceğim. Evet. Burada 42 42 54 42 42 42 42 42 42 gidelim. Evet, kart numarası geçer şunları yanlış yazayım olmazsa 12 90 567 diye burası normalde 963 diyelim bu sefer. Görkem diyelim. Yok, kaydetmesin, tamam, vazgeçtim. Öde diyelim. Bakalım gerçekleştiriliyor. Yine bize success dedi. Yani kart bilgileriyle ilgili büyük bir ihtimal yanlış bir kart bilgisi bulmam gerekiyor benim burada. Ne olursa olsun durum bir yanlış diyor da. Bunu test edebilmemiz için büyük bir ihtimal burada hatalı bir şey de vardır diye düşünüyorum test edebilmemiz için. Şu an bundan dolayı belki direkt başarılı yapıyor olabilir. Çok da problem değil şu an bizim için. Önemli olan şu an çalışıyor. Evet, bunu da bu şekilde halletmiş olalım. Evet, şimdi artık satın alma işlemlerini yaptığımıza göre şimdi kurslarda ilerleme bölümünü yapalım. Şimdi bizim burada kartlarımız var, yine aynı şekilde bu kartların dışında aynı zamanda burada da tamamlamayla ilgili yani videoyu izledikten sonra mesela örnek olarak söylemem gerekirse burada herhangi bir tuşa bastıktan sonra izlendi gibi bir şeyler yapabiliriz.
ya da benzer şekilde yine bir şeyler oluşturabiliriz. İlk başta bununla ilgili bir API yazarak başlayalım. Daha doğrusu bununla yani evet bir API yazarak başlayalım. Daha sonra yazmış olduğumuz bu API'yi kullanalım. Şimdi ilk başta app klasörüme tekrar gelip buradaki API şimdi bana yine bir chapters yani bir kursun içinde kurs ID'nin içinde chapters'ımız var ve bu chapters'ın içinde bir chapter ID'm var. Yine bana ikisi de gerekli olduğu için chapter ID'min içine oluşturarak devam edeceğim. Ve bu chapter tamamlandı mı tamamlanmadı mı? O yüzden dolayı ben kayıtlarımı burada progress ve bunun içindeki root.ts ile yapacağımı söyleyeceğim. Şimdi biz burada mantıken bir güncelleme işlemi yapacağız. Bunun için ilk başta hemen şöyle export async function put diyelim, güncelleme işlemi. Daha sonra parametreler ekleyelim buraya. Ekleyeceğimiz parametreler şöyle olsun. İlk başta rec ve buradaki şeyimizin ismi request olsun, virgül, daha sonra süslü parantez params 2 nokta, tekrar süslü parantez params 2 nokta, tekrar süslü parantez ve burada diyeceğim ki kurs ID türü string virgül, noktalı virgül daha doğrusu, daha sonra chapter ID yine aynı şekilde türü string diyeceğim. Bunlar aslına bakarsanız burada publish'te ya da unpublish'te de yapmıştık. Direkt kopyalayabilirdik aslında ama yazdık. Problem yok. Ne yapacağız şimdi? Bu arkadaşlar bu şekilde gelip kullanacağız. Bunun için öncelikle bir try catch işlemi yazarak başlıyorum. Şu publish'ten bir tanesini açayım. Ufak tefek bir şeylere ihtiyacım olabilir. Direkt gelip buradan kopyalarım. Mesela kopyalamam gereken alanlardan bir tanesi şu mesela. Yine bir ne yapacağız? Kullanıcı kontrolünü yapmamız gerekiyor. Out kütüphanesiyle birlikte şu arkadaşı şöyle yazalım. Next Response'nin yine kütüphanesi var. Bunları bu şekilde ekleyelim. Daha sonra diyelim ki const is completed diyelim ve eşittir await rec JSON'dan bunu yakalaması gerektiğini söyleyelim. Daha sonra burada tekrar geliyorum. Diyeceğim ki const user progress eşittir await prisma db nokta user progress nokta upset ve tekrar şöyle ve burada şartımı yazacağım. Diyeceğim ki where diyeceğim ki user id şöyle bakalım. User id ve chapter id diye şöyle bir özelliğimiz var. Burada diyeceğiz ki biz user id ve chapter id ile parametreden gelen chapter id'yi ne yapacaksın? Sen bir kontrol edeceksin ve bana ona göre güncelleme işlemi yapacaksın. Sonra tekrar geliyorum buraya. Update diyeceğim ve is completed'a güncelleyeceğiz ve sonra create işlemi diyeceğim. Diyeceğim ki user id virgül chapter id parametreden gelen chapter id virgül ve is completed diyerek bunu buraya yazacağım. Sonra bana bir sonuç olarak yine bir return next response göndermesi gerekiyor. Şu şekilde döndürelim ve user progress'i bize döndersin. Hata mesajı olarak da yine şuradan şunu aynı şekilde alayım, kopyalayayım, uzun uzun yazmayayım ve bunu bu şekilde bitirmiş olalım. Diyelim ki burada chapter progress. Tamam. API'miz okey gibi, bir hatamız varsa artık ne yapacağız? Kullanırken göreceğiz. Şu an için gözüme çarpan en azından bir şey yok. Tamam. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi bizim normalde şöyle bir bakalım lib yüklenenlerde UI şurada bir progress yükledim mi? Evet, yüklemişim. Şöyle gelip çok fazla segme açık. Şunları şöyle gelip kapatayım. Daha sonra Shotgun'ın sitesine geleyim. Shotgun sitesinden evet yan taraftan şöyle progress'e gelip göstereyim. Şu şekilde bir yapı kullanacağım. Yani görmüş olduğumuz gibi tamamlama durumunu gösteren bir yapı kullanacağım. Bunun için öncelikle bir tane kendimize uygun bir komponent yazabiliriz. Bunun için şöyle yapalım hemen. Şu komponent klasörlerinden komponent klasörüne yine aynı şekilde
Direkt kendi komponentimi yazacağım sonuçta. Buraya diyelim ki kurs progress.tsx diyelim. Rafçı diyelim. Kurs progress diyelim ve bunu kendimize göre yazmaya çalışalım. Şimdi bu arkadaşın öncelikle varyantları vesaire olacak. Biz bu varyantları öncelikle şöyle yapalım. Bunun interface'lerini yazalım. Sonra varyantlarını da Batge'ye vesaire bakarak oradan kopyalayarak kendimize göre bir şeyler yapabiliriz. Interface diyeceğim. Kurs progress props diyelim. Daha sonra bu arkadaşın bir tane value değeri olacak ki ben bu arkadaşta işte ilerleme durumunu bundan şey yapabileyim. Daha sonra ben buna bir tane varyant eklemek istiyorum. Varyantlar 2 tane olacak ve zorunlu olmasın. Olmazsa bu varyantlar ve diyelim ki ilk varyantımız default olsun ve diğeri de success olsun diyelim. Sonra tekrar gelelim, bir de size özelliği ekleyelim yine aynı şekilde. Bu arkadaş da zorunlu olmasın ve diyelim ki buna default yine aynı şekilde sm diyelim, 2 tane özelliği olsun. Sonra gelelim burada bunları hemen tamamlayalım. Diyelim ki const color variant ya da by variant diyelim. Evet, daha sonra diyelim ki işte default için şu olsun virgül, success için de şu olsun diyelim. Daha sonra tekrar bu arkadaşlardan şöyle bir tane daha gelip kopyalayacağım ve bunun ismini de size by variant diyeceğim ve burada default ve sm diye düzelteceğim. Hemen şuradaki şu div üzerinde çalışayım ki yanlış yazmayayım. bg değil, teksti sadece değiştirelim. Purple 600 olsun mesela default'u. Daha sonra success için de green 600. Tamam, şunu yine aynı şekilde gelip kullanalım, bunu söyleyelim. Burada boyutlar içinde text sm, şunu buraya ekleriz. Bunu da buraya tekrar geleyim. Buna da ya da şöyle yapalım. XS diyelim, SM diyelim. Bu şekilde kullanalım. Tamam, problem yok. Şimdi yazmış olduğumuz şuraya öncelikle value, evet şöyle yapalım. Props'larımı şöyle ekleyeyim. Control space, evet bunları şöyle hepsini eklemiş olayım. Şimdi buraya yapacağım bu tasarımla birlikte ben bunları artık kullanacağım. Şimdi öncelikle ben bu arkadaşı bir yandan da görmek isteyebilirim. O yüzden dolayı bunu nereye ekleyebilirim? Rahat bir şekilde görebileceğim. Bir iki yere ekleyebilirim. Bir iki yere ekleyebilirim aslında. Şöyle bir bakalım hemen. Şuraya eklemek daha mantıklı olacak. Şimdi bizim normalde bir başlığımız var. Yine bu başlığın altına herhangi bir yere, yani yanına ya da sağına soluna eklemek mantıklı olacaktır. Kursun ne kadarı yapılmışsa. Bunun için kurs navbarımızın altında bir tane kurs title diye bir bölümümüz var. Direkt bunu buraya bir oluşturmayı deneyelim. Daha sonra yerin olmazsa değiştiririz. Bunun için öncesinde şöyle bir bakalım. Purge, bunu hiç burada tanımlamadık sanırım. Şöyle bir bakıyorum. Progress count. Şimdi bununla ilgili burada herhangi bir şey tanımlama ve yazma işlemi vesaire yapmadık ama direkt biz bunu aslında burada gelip söyleyebiliriz. Progress count vesaire bunları söylemedik. Şöyle sidebar'a bakalım. Sidebar'da yapmış mıyım? Evet, şu şekilde bir tanımlama yapmışım. Bu arkadaştan gelip yine aynı şekilde burada tanımlama yapabilirim ama şunlara da yine aynı şekilde ihtiyacım olacak aşağı yukarı. Şunları yine aynı şekilde gelip alayım. Ve şu out'un kütüphanesini yine aynı şekilde gelip buraya ekleyeyim. Redirect'in kütüphanesini yine aynı şekilde ekleyeyim. Prisma DB ekleyeyim. Ve şu şekilde bir kontrol yapsın. Bu kontrolü yaptıktan sonra bakalım, bir yerde bir hata mesajı söyledi ama anlamadım şu an. Find first bakalım. Isn't no ASYNC. Evet, şuraya ASYNC ekleyeceğiz. Tamam. Bana sonra problem çıkartmaması gerekiyor. Bunları yazdıktan sonra bu arkadaşı da özellikle ekledim ki biz burada diyeceğiz ki eğer ki kurs satın alınmışsa, yani burada geleceğiz, diyeceğiz ki purchase, şu an burada hata verdi, problem yok. Eğer ki kurs satın alınmışsa
O zaman bunun çıkması gerekiyor. Diğer türlü çıkmaması gerekiyor. Çünkü buraya tekrar geliyorum. Bir tane div. Sonra bu div'i şöyle kapatalım. Daha sonra bunun içine kurs progress diyelim ve şöyle yazalım. Daha sonra biz burada özellikle vermemiz gereken değer progress count zaten. Daha sonra burada key ya da key'e ihtiyacımız yok. Size verebiliriz. Size için küçük bir şey söyleyelim. Variant için yani bilmiyorum, default ya da success, default deneyelim. Duruma göre beğenmezsek değiştiririz. Sonra tekrar gelip bakalım. Kurs progress diyor. Burada diyor bir hata yapmışsın sen diyor. Hemen geliyorum burada. Evet, şöyle bakalım. Burada şunları kullanırken varyantlar da belki pek önemli olmayabilir ama bunları yazmam gerektiğini söylüyor sanırım. Evet, işte hemen şu an sadece hata buralarda kaldı. Bunları hemen şöyle gelip düzeltiyorum. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi kurs progress şeklinde bir yazı yazdı. Şimdi biz tabii ki burada kurs progress yazısı yazmasını istemiyoruz. Biz zaten buraya Shotgun'daki o özellik olan o şeyi kullanacağız, daha doğrusu progress'i kullanacağız. Biz sadece deneme amaçlı böyle yaptık ki şimdi birazdan burada bunu test edebilelim. Hemen geliyorum buraya, diyeceğim ki Shotgun'dan daha önce eklemiş olduğumuz şu progress'i geliyorum buraya ekliyorum. Daha sonra bu arkadaşa bir class name ekleyelim. Daha sonra bu arkadaşa bir value değeri, yukarıdan gelen value değeri progress'ten gelecek zaten. Bu arkadaşın varyantı için şöyle yapalım. Çıkmadı gerçi varyantı ama şöyle bir deneyelim. Duruma göre çalışmazsa bakarız. Sonra tekrar gelelim buraya bir p ekleyelim. Evet, şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti, bir şey geldi. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi şöyle bir şey geldi. Şu an benim bu kursumun tabii ki bir tamamlama vesaire bir şey yapılı değil. Bunun için şöyle bakmak gerekirse, evet, şöyle tekrar gelip bakalım. User progress record diyelim. Bana bir user ID lazım. Şu user ID'yi geleyim alayım. Daha sonra ya şu an gerçi bununla hiç uğraşmayalım. Birazdan chapter ID ile tamamlama işlemi vesaire yapacağız. Buna buton yapacağız. Şimdilik sadece ufaktan şöyle tasarımımıza bakalım. Daha olmadı, daha sonra zaten değiştiririz. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir tasarım. Tamam, yeterli bence. Bunun yanına bir iki tane yazı vesaire bir şeyler yazmak isteyebiliriz. Hemen gelelim mesela buraya. Diyelim ki p class name şöyle yapalım öncelikle. Diyelim ki met nokta round nokta şu, evet, yukarıdaki value değerini alacağım ve diyeceğim ki bu şekilde şöyle bir bakalım. Evet, 0 şeklinde söyledi. Tamam, güzel. Bunun yanına da diyeceğim ki ben completed diyeceğim. Tamam. Sonra gelelim biz buradaki bu arkadaşa flex diyelim ki bunları yan yana koymaya çalışsın. Sonra buradaki arkadaşa da biz en iyisi flex diyelim. Ya da sığmadığı için birazcık bu şekilde olmuş olabilir. Evet, şöyle bakalım. Met şöyle yapalım. Şunları şuradan şöyle kessek. Burada saçma olur. Evet, burada olması gerekiyor mantıken. Küçük bir tasarım sorunu var da bakacağız artık ona. Şöyle yapalım, öncelikle biz şuradaki şu flex, bunu şöyle değiştirelim öncesinde bir. cn ile yukarıdaki varyantlarımızı ekleyelim, sonra ona tekrar bakacağız. cn şöyle parantez açayım, diyeyim ki fontun senin medium olsun, daha sonra margin top 2 olsun, text purple 900 olsun, virgül. Eğer ki color by variantsa
O zaman bana varyantı normalde bunun default olarak getir. Sonra tekrar gelelim. Bir de size by variant ekleyelim yine aynı şekilde. Yine size ve default diyelim. O da bu şekilde olsun. Tamam. Bir hata olmadan çalışıyorsa bir sorun yok demektir. Bakalım. Evet, şu şekilde gözüktü. Tamam, güzel. Sadece şu yazı işini pek fazla ayarlayamadık. 0 completed. Şimdi şuraya V8 dersem ben, şöyle tekrar gelip bakarsam bu sefer bunlar yan yana geliyor. Yani sığmadığı için madem böyle oluyor. O zaman biz buraya bu V'ye bir büyüklük vermemiz gerekiyor mantıken. O yüzden dolayı ben burada diyeceğim ki V yüzde vesaire bir şey verebilirim. Ya da direkt ortalama bir şeyler verebilirim. Ve 72 diyelim biz direkt. Direkt boyutunu bize şöyle ortalama bir şey yapsın. Bu arkadaşa da ben yine aynı şekilde mt2 diyeyim. Yan yana olsunlar bunlar. Birazcık aşağı doğru gelsinler. Ya da evet, ya da şuradaki mt2'yi kaldırayım. Genel vermiş olduk. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, şu şekilde güzel durdu. Buna da şey diyelim biz. mr2 diyelim. Birazcık boşluk olsun. ml pardon. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Evet, güzel. Şimdi gelelim tamamlama işlemi için bununla ilgili bir buton işlemi yapmaya. Hemen bununla ilgili nereye oluşturabiliriz? Şimdi bizim normalde tamamlama işlemi nerede olacak? Mantıken burada olacak. Bittiği zaman mesela basacak, tamamlayacak gibi bir şeyler olacak. Yani şuradaki aslında test alanı yerine eğer ki satın almışsa tamamladım demesi için mesela bir buton işlemi ekleyebiliriz. Bunun için şöyle tekrar bakalım. Kurs, evet, şöyle sell butonumuz burada zaten. Yine aynı şekilde bu sell butonunun olduğu yere tekrar geleyim. İsmine diyelim ki kurs progress button nokta tsx diyelim. Rafce diyeyim. Kurs progress button diyelim. Bu butonun yine aynı şekilde birkaç tane props olacak. Hemen onları ekleyelim. Diyelim ki kurs progress buton props. Chapter ID şöyle bakalım. Cell'de var mıyım? Şöyle bir özellikler yok. Tamam. Kopyalayayım en azından dedim de. Tamam, kendimiz yazacağız artık. Diyelim ki chapter ID diyelim string kurs ID string is completed, tamamlandı mı tamamlanmadı mı, bunun için bir yapı yapalım ve boolean diyelim ve next chapter, bunun için de yine bir şey daha ekleyelim. Next chapter ID ve string diyelim. Tamam. Şimdi burada hemen bu arkadaşları şuraya gelip ekliyorum. Şimdi next chapter'ı ekledik. Eğer ki bitiyorsa mantıken farklı bir sonuç elde etmemiz gerekecektir. O yüzden dolayı bunları şu şekilde söyleyelim. Sonra tekrar gelelim buraya. Öncelikle bir tane const router diyelim. Eşittir use router diyelim. Next navigation kütüphanesiyle birlikte const is loading diyelim. Virgül set is loading diyelim. Eşittir use state false ekleyelim. Bunu eklediğim için yukarıda yine use silent'ı eklemem gerekiyor. Tamam. Şimdi burada benim bir tane butonum olacak. O yüzden dolayı bu butonum için bir on click event yazalım. Diyelim ki async ve şöyle. Tamam. Şimdi biz zaten daha önce bununla ilgili bir put işlemi yazdık. Yani bir API yazdık. Bunu kullanmadık zaten. Şimdi geleceğiz, aynı şekilde ne yapacağız? Bu API'yi kullanacağız. Bunun için şöyle tekrar gelelim hemen. Diyelim ki try catch. İlk başta
set is loading true diyelim. Daha sonra await axios nokta put. Daha sonra benim burada tam olarak yolumu söylemem gerekiyor. Pardon, parantez. Şöyle tam olarak yolumu söylemem gerekiyor. Uzun uzun ben yazmayacağım yani şu an direkt zaten API'mızın yolu belli. API, kurs ID, chapter işte, neyse işte tam olarak yolumuz bu. Daha sonra güncellemesi gereken değer için yine şöyle geleceğim. Diyeceğim ki is completed, bunun tersi olacağını söyleyeceğiz. Sonra gelelim tekrar diyeceğim ki eğer if is completed next chapter ID, eğer ki durum buysa o zaman bana mantıken kurs bitti gibi bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Şimdilik burası dursun. Konsol burası normalde kurs bitti ekranı gibi bir ekran olması gerekiyor. Biz buraya şey diyelim hemen. Birazdan toast ekleyelim. Ya da şöyle yapalım hemen. Toast diyelim, şöyle bir bakalım. Evet, şunlardan şöyle bir tanesini gelip aynı şekilde kopyalayayım. Bu varyantı success'miş bu arkadaşın. Direkt ben bu arkadaşı şöyle alayım. Direkt bunu kullanayım. Buraya geleyim. Evet, yapıştıralım. Toast. Use toast. Tamam. Diyelim ki kurs success, kurs completed desin. Onun dışında tekrar şöyle gelip bakalım. Burası bitti, tamam. If tamam. Evet, sonra tekrar gelelim. Eğer ki durum bu değilse, yani is completed değilse ve next chapter varsa, yukarıda değil yoksa dedik. Burada da bu sefer ne yapacağız o zaman? Yine router nokta push bir sonrakine yönlendirmemiz gerekiyor mantıken kişiyi. O yüzden dolayı ben yine direkt şöyle uzun uzun yazmayayım, yazmakla uğraşmayayım. Evet, tamam. Burada diyeceğim ki kurs next chapter ID, tamam. Diyeceğim ki kurs ID chapter next, buraya işte yönlendir diyeceğim. Sonra tekrar gelelim toast noktası. Evet, bunlarla işi bittiği zaman şöyle gelelim. Toast success desin ki işte progress ya da description'da herhangi bir şey yazmasın. Sadece success desin. Bu şekilde de kullanabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Tamam. Ekstra olarak bir de router'ını refresh etsin ki bana problem çıkarmasın. Bir hata olduğu zaman da yine şu arkadaştan bir tane daha gelip alıp kopyalayayım ve buraya da diyelim ki toast varyantın senin error olsun, title'ın error. Evet, bu şekilde olsun. Something went wrong diyelim. Tamam. Son olarak yine tekrar gelelim buraya. Finally süslü parantez diyeceğim ki set is loading false diyeceğim. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelelim bizim buraya artık ikonumuzu yapmaya. İkonumuz için bir istersek şey tanımlayabiliriz. İkon vesaire tanımlayabiliriz butonumuz için. Hemen şöyle diyelim ki const ikon eşittir is completed'sa durum, o zaman bana xGurgel diye bir tane ikon kullan ya da check Gurgel diye bir ikon kullan diyeceğim. Bunda kütüphanesi yüklendi değil mi yukarı? Tamam, yüklendi, problem yok. Bunlar ikonlarım olsun. Burada da şimdi tekrar gelelim. Bir tane buton. Burada diyeceğim ki durum eğer is completed'sa not completed'a çekmek için ve mark as complete, yani işaretlendi, tamamlandı olarak işaretle diyebilirim.
Bunun yanına ekstra olarak yine bir de ikon ekleyeceğiz. İkon diyelim şöyle. Bu ikona bir class name h4 v4 margin right 2 diyelim. Daha sonra tekrar diyelim buraya. Bu on click özelliği, yukarıdaki on click özelliği, disabled özelliği, yukarıdaki is loading, tipi buton, tamam gibi. Bir de class name ekleyebiliriz. V de full olsun diyelim. Mesela daha sonra olmazsa bu arkadaşı değiştiririz. V full demeyelim ya. Şimdi ekstra CSS yazmam gerekecek. Aslında yazmıştık diğer tarafa. Gelip bakabiliriz ya da bu arkadaştan. Kursel butonundan şöyle bir bakalım. Ne demişiz mesela? Şu. Yine aynı şekilde geleyim. Bu class name'i yazayım. Problem yok. Hatta renklerini değiştirmek için filan vesaire bir şeyler de yazabilirim aslında. Yani bir variant ekleyebilirim. Şöyle derim ki variant eğer ki is completed ise durum, o zaman bana outline'ı getir. Değilse secondary'yi getir şeklinde bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi gelelim artık bu butonumuzu ekleyelim ve hemen bunu test edelim. Şimdi bizim butonumuzu normalde ne var burada? Kurs, chapters, chapters'ın içindeki page sayfasında şuradaki şu test alanı için yazmıştık. Yine geleceğiz. Ne yapacağız burada? Bunu ekleyeceğiz. Kurs progress button. Evet, şöyle bir bakalım. Var mı kolayda bir şey? Yok. Teker teker yazacağız. Tamam. Var mı bir şey kalmadı. Tamam. Şimdi chapter ID için diyeceğim ki parametreden gelen chapter ID, kurs ID için yine parametreden gelen kurs ID. Next chapter ile ilgili bir şey tanımlamış mıyız? Tanımlamışız. Yine next chapter'dan gelen ID is completed içinde diyeceğim ki user progress nokta is completed diyeceğim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi şöyle bir alan geldi. Üzerine basalım bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir şeyler söyledi. Evet, istek falan attı aslında. Max data falan, onlar şeyle alakalı. Bakalım. Bir hata vesaire bir şey yok gibi aslında. Bir daha bir basalım. Evet. Şu an tekrar basınca düzeldi. Belki sayfayla alakalı dediğim gibi. Şuradaki ifade ikinci sayfaya geçti herhalde, biz şuradaki stilleri falan vesaire pek düzgün ayarlamadım galiba ben. Onlara tekrar bakalım, olmazsa not completed diyelim şöyle, mesela %100 çıkayım. Bakın %50 oldu. Şuradakileri falan birazcık ayarlamam lazım. Şimdi şuraya tekrar geleyim. Şuradan bir daha bir çıkalım. Tekrar not completed diyelim. %0 olsun. Şimdi mantıken intro 1'deyim ben. Buna tıkladığım zaman direkt part 1'e geçmesi gerekiyor. Bakın %50 geçti ve part 1'e geçti. Şuradaki stilleri birazcık daha güzel oynarsam ne olacak? Daha güzel bir yapıyla birlikte burası da güzel bir hale gelecek. Şimdi introya tekrar gelecek olursam zaten burada you are success completed dedi. Not completed diyor burada. Not completed'a çevir diyor aslında bize bir nevi. Biz bunu pek butonmuş gibi durmuyor aslında burası. O yüzden dolayı şöyle yapalım biz. Hemen tekrar geliyorum ben buradaki. Evet, hemen bulacağım. Lib Uyunun içine geleyim ben burada. Şöyle şuradan tekrar butonuma geleyim. Şunlardan şöyle bg slash secondary, şunu aynı şekilde gelip alayım. Buraya success diyelim. Ve bg slate değil, bg green 900 diyelim. Yani tamamlanmış gibi gözüksün ki
bize güzel bir yapı olsun. Bunların çoğuyla aslında ihtiyacım yok. Sadece text slate olabilir sanırım. Tamam, bu şekilde bir varyant olsun. Bu success varyantını da tekrar geleyim. Burada secondary yerine onu söylersem daha güzel olacaktır. Yani tamamlanmış gibi gözükecektir en azından. Bir de benim burada şeyim gözükmedi. Şöyle tekrar gelip bakalım. İkonum da gözükmedi. Aslında şöyle tekrar bakalım. Şöyle ekleyeyim. Evet, ikonla ilgili de küçük bir sıkıntımız var sanırım. Ona bakacağız. Success. Evet. Şu butonumuzun öncelikle rengini vesaire düzeltelim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Butonum nerede? Evet, şu arkadaşa text white desem sadece benim için yeterli olacaktır. Şimdi bunun yanındaki ikonlar vesaire pek düzgün çalışmadı. Bu yüzden dolayı şöyle tekrar gelip bir bakalım. Bunu örnek aslında bir yerde daha kullanmıştım. Sayfası neresiydi acaba? Şöyle bir bakalım. Burası kursel buton. Bununla bir işimiz yok. Hemen şöyle bir bakıyorum. Butonla da işimiz yok. Artık bunu da kapatayım. Tamam. Evet, burada is completed diyor. Not completed diyor. Biz bunu şöyle yapalım. İkisine diyelim ki mark not is completed şeklinde olsun. Şimdi bunun yanında ikonun çalışması gerekiyor. İkonun çalışabilmesi için de hemen şöyle tekrar geliyorum. Silmiştim onu. Hemen şöyle bir ikon diye bir arama yapacağım burada. Daha doğrusu başında şu şekilde ikon yazarsam daha önce sidebar'da şu şekilde kullanmışım ve çalışmış, bir sıkıntı olmamış. O zaman ben yine gelip aynı şekilde aynı mantıkla bunu oluşturabilirim. Şöyle bir bakalım. Const icon is completed demişiz ve log ikonunu kullanacağımı söylemişim ve şu şekilde demişim. Log şöyle yapalım. Aslında yanlış bir şey yapmışım gibi durmuyor. Bakalım şöyle sadece. Tamam, dursun bakalım. Daha sonra tekrar devamına bakayım bu arkadaşın. Kullanırken de şu şekilde kullanmış. Biz de gelip bir de aynı şekilde aşağı gelip yapıştıralım. Bir sıkıntı olursa o zaman yeniden kaldırırız olmazsa yani, ya da biraz uğraşıp halledilebilir. Pek de problem değil. İkon olursa daha güzel durur diye en azından şöyle CN tekrar bekliyorum hemen. Evet, gelmedi. Bir sıkıntı var bu ikonla ilgili ama şu tanımlamış olduğum şu arkadaşla ilgili belki olabilir. Tamam, neyse. Biz ikon kullanmayalım, olmazsa problem değil. Kaldırayım, hiç şey yapmayalım, uğraşmayacağım şu an. Bunu bu şekilde ayarlamış olalım. Şimdi mantıken ben buna bastığım zaman ne yapıyor artık? Markas complete diyor ve tamam diyor. Şimdi şuradaki şu ifadeler burada pek doğru değil. Bunun için şöyle tekrar bakacağım. Sidebar now var. Bunun yerini bulmam gerekiyor. Now bar mıydı? Sidebar itemlardan birisiydi sanırım. Evet, şuradaki itemlardan bir tanesi. Bakın burada tamamlamışız, söylemişiz ve burada bir de sidebar'ımız var. Sanırım şu user progress'i yanlış yazmış olabilirim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Ya da şöyle yapalım. Direkt bu arkadaşı şöyle kopyalayacağım ben. P'si büyük şekilde yazdığım zaman düzeliyor aslında. Şöyle tekrar bakacak olursak evet, bunlar da buradaki ifadelerle bu şekilde geliyor ama çok da mantıklı renkler değil tabii ki. Bu renkleri de hemen kendimize göre ayarlayalım. Eğer ki tamamlanmışsa mantıken renklerimiz tamam, böyle yeşile yakın bir renk tonu olabilir. Nerede orası? BG Green BG Green 400 olsun. Renkle ilgili herhangi bir şey ya da hover özelliği vesaire olmasın gerekiyor. Şöyle olsun. Burada ne demişiz? Is completed ve is aktifse o zaman da tekrar yine BG Green
400 değil de işte 500 olsun diyelim. Tamam. Şimdi tamam, eğer ki bunun içindeysek ve tamamlanmışsa bu yüzden bu şekilde tekrar geldiğimiz zaman böyle. Eğer ki tamamlanmamışsa şöyle tekrar gelip bakalım. Tekrar bunu ne yapacak? Beyaza çevirecek, griye çevirecek. Hatta buradaki bu text slate, buradaki rengi de birazcık açabiliriz. 100 diyelim, daha da açık olsun. Tamam, çok da belli olmaz. Evet, bu bölümü de bu şekilde ayarlamış olduk. Tabii ki daha iyi renklerle daha güzel bir tasarımla daha da iyi bir hale gelebilir. Ama şu an için bence bu bölümde içinde bu yeterli. Evet, dashboard sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi dashboard sayfamızda şu an için herhangi bir şey yok. Biz burada öncelikle kurslarımızı çekeceğiz. Ve bu kursları çekebilmek için öncelikle bir tane get courses dashboard diye bir tane bir şey yazayım. Ve burada kurslarımı çekmeye çalışayım. Şunlara öncelikle yine ihtiyacım olacak. Yine aynı şekilde geleyim şunu yazayım. Daha sonra şuradaki şu kütüphanelere ihtiyacım olacak. Yine aynı şekilde geleyim bunları söyleyeyim. Daha sonra yeni bir type yazayım. Yeni type'ımda da dashboard courses diyelim ve eşittir. Tekrar gelelim burada. Kurs tamamlanmışsa eğer completed courses diyelim ve eşittir. Şuradaki şu isimle yine aynı şekilde bunu aynı tipte olacağını söyleyelim. Ve şöyle köşeli parantez aç kapa yapacağım. Evet, şunlar eşittir değil, pardon, burada bir yanlışlık oldu. Şu şekilde olacak. Tekrar geleyim, yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayayım. Bunu da yine ismi bu sefer kurs in progress, yani durumu gibi bir şey için yine bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Kullanıcının durumu için. Hemen gelelim burada export const get dashboard courses eşittir async, tekrar parantez içinde bize bir user id vereceğim, sana türü string olacak ve promise dashboard courses tipinde olacak ve şu şekilde sana bir fonksiyon yazacağım. Şimdi ilk başta şöyle yine bir try catch yazarak başlayalım. İlk başta try'ımıza diyelim ki biz const satın alınan kurslar courses diyelim eşittir await prisma db nokta push, neyse işte bundan find many, bana bunları getirmen gerekiyor diyeceğim. Bunlar were neye göre getireceksin? Kullanıcısına göre getireceksin. O yüzden user id ile user id. Getir select diyerek de nereleri dahil edeceğini söylemem gerekiyor. Kurs include, daha sonra tekrar burada diyeceğim ki kategori true, daha sonra chapter'larımı da yine aynı şekilde bana dahil et diyeceğim. Sonra chapter'ın içinde yine aynı şekilde were diyeceğim ki is published true. Yani bunları bana bu şekilde ne yapacaksın? Getireceksin. Sonra tekrar gelelim bu arkadaşın bitmiş olduğu yere. Burada tekrar gelip diyeceğim ki yeni bir courses diyelim ve eşittir. Yukarıda yazmış olduğumuz bu arkadaşla birlikte buradaki verileri döndüreceğim. İsmi şöyle olsun ve daha sonra diyeceğim ki courses.kurs s kurs with kategori şeklinde döndüreceğimi söyleyeceğim. Sonra bu döndürmüş olduğum bu verileri yine bir for'la birlikte teker teker döndüreceğim. Diyeceğim ki yani içindeki elemanları döndüreceğim, bu kursus'takileri. İsmini kurs olarak değiştirelim ve kurs'dan ne yapacağım? Döndüreceğim. Diyeceğim ki const progress, yani her kursa ait farklı progress'ler olacağı için bu yüzden bunlar benim teker teker döndürmem gerekiyor. Ve o yüzden dolayı bu şekilde söylüyorum. Kurs.id ve daha sonra kurs tekrar köşeli parantez progress eşittir progress diyelim.
Buraya kadar tamam. Sonra diyeceğim ki const completed courses eşittir courses.filter kurs nokta progress eğer ki %100 ise o zaman nedir? Completed kurstur. Yine bunun aynısından şöyle gelip kopyalayalım. Burada da diyelim ki kurs in progress, yine filter vesaire bunlar yine aynı şekilde devam ediyor. Şurada sadece şöyle yapalım. Şuradaki şu %100'ü değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle burada parantez açalım ve diyelim ki burada kurs nokta progress sıfırsa ya da 100'den büyükse, yani bu şekilde yazarsak bizim işimizi çözüyor. Evet. Sonra bana son olarak burada bir return işlemi yapmam gerekiyor. Şöyle diyeceğim. Evet, bu iki arkadaşı ne yapacağım? Döndüreceğim. Evet. Sonra gelelim tekrar burada console.log. Evet, varsa bir hata gel burada bana yazdır diyelim. Get dashboard kurs neyse virgül şöyle error'u bana yazdırsın. Onun dışında bir de şunu da yapabiliriz. Diyelim ki return şöyle şu iki arkadaşı alalım ve bana bunları boş olarak döndürsün diyelim. Tamam. Evet, bunları da bu şekilde yazmış olduk. Şimdi gelelim bununla ilgili yeni bir komponent yazalım öncelikle. Şimdi hemen şöyle tekrar bakıyorum. Benim burada normalde bir dashboard sayfam var. Root ve bunun içinde root sayfam var. Page sayfası şöyle görmüş olduğumuz gibi. Bunun içine bir tane şuradaki komponent dosyasının içine geleyim. Yeni bir tane şey oluşturayım. İsmine info.cart.tsx diyelim. Rafce diyelim. Bunu burada gelip hazırlayalım. Daha sonra da gelip page sayfasında aynı şekilde gelip kullanalım. Info cart tamam, bu şekilde olsun ya işte. Tamam. Şimdi hemen bu arkadaşa öncelikle bir iki tane interface ekleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki interface info cart props süslü parantez, daha sonra number of item diyeceğim ve number olacak türü. Daha sonra bir variant ekleyelim. Zorunlu olmasın. Default ya da success olsun varyantı. Daha sonra label olsun ve string türde olsun. Bu şekilde kullanalım. Sonra tekrar gelelim yine buraya aynı şekilde. Gelelim info cart props. Tamam. Onun dışında hemen şurada diyeceğim ki div class name, burada bir border ekleyelim ve flex olsun, işte item center diyelim. Bir de gap 2 ile bir boşluk verelim. Sonra tekrar geleyim buraya bir tane daha div açayım. Bu divin içine bir tane p açayım. P'nin içine yukarıdaki yazmış olduğumuz label'la burada bu arkadaşı göstermeye çalışalım. Sonra bu p'den sonra tekrar yeni bir tane daha p açayım. Number of item diye bir özelliğimiz var. Yine aynı şekilde gelip onu söyleyelim. Aslına bakarsanız variant özelliğinde kullanmasak da olabilir. Yani variant özelliği için renk vesaire bir şeyler tanımlamamız gerekiyor. Hiç karıştırmayalım onu da. Variantta şöyle sileyim. Sadece ikisi olsun yeterli bize. Tekrar gelelim burada. P class name diyelim. Text gray 700 diyelim. Text sm diyelim. Bu arkadaşa da tekrar p class name diyelim. Font'un medium olsun diyelim. Buraya da tekrar geleceğim. Diyeceğim ki number of item, tekrar geleceğim. Diyeceğim ki number of item eşitse 1'e, o zaman bana kurs yazsın, ama değilse
Courses yazsın diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim hemen bununla ilgili bölümümüzü yapmaya. Page sayfasına gelip açıyorum. Şunu doldurmaya başlayalım. Hemen öncelikle şu arkadaşa bir padding verelim. Padding 6 diyelim. Space y ekseninde 4 diyelim mesela. Tamam. Daha sonra div ekleyelim buraya. Daha sonra buraya bir class name ekleyelim. Ve burada grid calls 1 ve md'den sonra da grid calls 2 diyelim. Bu şekilde olsun. Ve buraya yazmış olduğumuz info card'ı ekleyelim. Hemen evet ekledik. Şöyle yapalım. Tamam. Daha sonra bunun label özelliği var. Diyelim ki in progress. Daha sonra buraya da number of item. Şöyle yapacağız. Yazmış olduğumuz öncelikle bir şey kontrolü yapalım olmazsa. Kullanıcı kontrolü yapalım. Yine şunları direkt kopyalayayım ben. Şöyle out kütüphanesi, redirecting kütüphanesi. Evet. Sonra diyeceğim ki const süslü parantez şöyle eşittir await get dashboard courses ve user id diyeceğim. Sonra şöyle yapalım. Export default şu export default şuna async function dersem düzelecektir. İçindeki şu iki değeri de buraya yine aynı şekilde getirelim. Evet, bir yerde bir hata yapmışım da bakacağız şimdi ona. Nerede acaba? Evet, bakalım div class name. Şurada şunu boş bıraktım büyük bir ihtimal. Ondandır. Buraya hemen gelip diyeceğim ki course in progress nokta length diyelim. Bakalım. Return'ün burada mı hata? Neyi? Get dashboard nokta ts diyor. Evet, hemen bakalım. Evet, şunlar çok tabi saçma olmuş. Şöyle şunlara birer tane şey ekleyeceğim. Yani, boşsa şeklinde olması gerekiyor mantıken. Şöyle yapalım. Evet, şöyle yaparsam büyük bir ihtimal bana sorun çıkarmayacaktır. Evet, bekliyorum. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bir tane in progress'te kursunun olduğunu söylüyor. Bu arkadaşları tabii ki birazcık vesaire süsleyebiliriz. Önce şöyle bir ikisini de ekleyelim. Sonra tekrar ne yaparız? Düzeltiriz. Tekrar yine page sayfasına geleyim. Page sayfasına yine aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Hemen şu şekilde. In progress değil bu sefer. Completed diyelim. Ve burada da diyelim ki kurs evet yukarıda normalde var. Completed course nokta length diyeceğiz. Şöyle tekrar gelip bakalım. Bunun ikisini de bu şekilde ekledim. Evet, bunun tasarımını hemen şöyle birazcık düzeltelim. Şimdi nerede info card diyor. Burada label item center vesaire border, daha sonra diyelim ki biz buna rounded x large diyelim, flex dedik zaten, item center gap 2 dedik, padding 3 diyelim, justify center diyelim. Bir daha bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şu şekilde oldu, güzel. Bu arkadaşlar aslında farklı farklı ikonlar ekleyebiliriz ya da tek bir tane ikon ekleyebiliriz. Hiç uğraşmayalım, biz bir tane büyük ikon ekleyelim direkt buraya. Diyelim ki işte şöyle kurs ikon var mıdır öyle bir şey? Lesson diyelim, bakalım bir şey çıkacak mı? Evet, aklıma gelen herhangi böyle bir ikon maalesef yok. Hemen şöyle geleceğim. React icons, şöyle bakalım. Lesson diyelim mesela. Kurs diyeyim. Yani
Şuna da bakayım, yoksa ona göre. Ha, history, tamam, şu ikonu kullanalım. Mantıklı mantıksız fark etmez. Şu arkadaşı kullanalım. Fa history diyelim. Evet. Evet, kaydettim. Şöyle geldi bir şeyler. Bu arkadaşı hemen şöyle yapalım. Tekrar şöyle P'nin içine alayım olmazsa ben bu arkadaşı. Size verelim. 50 diyelim. Tamam, şöyle büyük bir şekilde olmuş olsun. Daha sonra hatta ben şu arkadaşa bir de P class'layayım. Margin bottom 14 diyelim. Tamam, şu şekilde oldu. Şu in progress yazısı biraz tuhaf kaldığı için şey yaptı. Şunu 14'teyi birazcık daha az yaparsam daha güzel duracaktır. Tamam, bu şekilde bu sayfayı da yapmış olduk. Onun dışında bu sayfanın altına başka bir şeyler de ekleyebiliriz. Şöyle yapalım biz hemen. Bizim normalde bir kurs listemiz vardı. Şöyle tekrar gelin, bir kurs list yazmıştık. Daha sonra bu kurs listin items diye özellikleri vardı. Tekrar şöyle gelelim. Buradan 1, 2, 3. Daha sonra ilk başta in progress'leri getir. Virgül. 1, 2, 3 yine completed kursları getir şeklinde tekrar kurs listelerini yazdırmak istediğimi söyleyeyim. Evet, şu şekilde yazdı. Pek güzel bir tasarım olmadı. Şuradaki şu arkadaşları, bu zaten bunun bir grid yapısı olması gerekiyor. Şöyle yaparsam sanırım düzgün olacaktır. Evet, tek satın alınan kurs bu hesabın bu olduğu için otomatik olarak ne oldu? Sadece bu çıktı. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet, bu sayfamız da güzel. Bu sayfamız da hazır artık. Evet, şimdi grafik bölümünü yapacağız. Grafik bölümünü yapabilmek için öncelikle bir tane action yazdım. Ben bu action'ı direkt uzun uzun yazmayacağım. Çünkü video 12 saat olmak üzere, neredeyse 12 saatten sonra iki parça şeklinde yüklemem gerekiyor. Tek parça olması için mecburen şu an bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu şekilde bakacak olursak şöyle bir type tanımladım ve group by kurs diyerek şu şekilde bir gruplama işlemiyle birlikte kurs verilerini vesaire bu ödenen satın alınan kursların verilerini şu şekilde getirmeye çalıştım. Ve get analytic diye bir yine aynı şekilde bir şey yazdım. Yazmış olduğum bununla birlikte ödenenlerin işte kursların user'larına göre ID'lerini ve bunları dahil etmesi gerektiğini ve işte toplam fiyat gibi çeşitli verilerin bu şekilde olması gerektiğini yazdım. Siz isterseniz yine aynı şekilde buradan direkt bakarak yazabilirsiniz ya da benim GitHub hesabımdan zaten kodları aynı şekilde alabilirsiniz. Şöyle tekrar yukarıdan aşağı yavaş bir şekilde ineyim. Eğer durduracaksanız ona göre durdurup yazabilirsiniz. Burası bu kısım. Sonra devam. Diğer bölümü açayım. Şurası ikinci kısım. Ve burası da üçüncü kısım şeklinde şöyle paylaşmış olayım. Bunun dışında benim şu an kullanacağım şeylerden bir tanesi R chart. Şöyle örnek olarak göstermeye çalışayım. Evet, R chart'ın şöyle sitesine geleyim. Evet, şöyle birden fazla görmüş olduğumuz gibi grafik özellikleri var. Öncelikle bizim bu arkadaşı bir yüklememiz gerekiyor. npm install raycharts diyerek hemen bu arkadaşı yüklüyorum. Daha sonra bununla ilgili hemen ayarlarımızı yapacağız. Şöyle geldim, bunu direkt kurdum. Daha sonra tekrar geliyorum burada. Şimdi şöyle yapalım. npm run dev diyelim. Şimdi benim şurada normalde bir page sayfam var ve bu page sayfasının dışında bir de navbarım var. Benim şimdi normalde navbarımda analitiğe bastığım zaman ben şöyle sayfamı yenileyim. Teacher sayfasına gitsin. Yani şöyle bir link olmasın. Ben bu yüzden dolayı bunu kaldıracağım. Çünkü yeni bir sayfa tanımlamayayım. En azından direkt ana sayfa şeklinde bu sayfa gelsin. O yüzden dolayı. Şimdi sayfam tekrar yeniden gelsin. Zaten göreceğiz. Şimdi şu page sayfamızı ona göre düzelterek devam edelim. Şimdi bu teacher sayfamın içine yeni bir tane, evet şöyle bakayım. Burası tamam. Search. Evet, root tamam. Herhangi bir şuradaki şu page sayfası mantıken. Şimdi ben yine aynı şekilde buraya bu root
Evet, burası değil, pardon. Neredeymiş? Teacher'ın içindeki bu sayfa. Tamam. Teacher'ın içine yeni bir tane folder oluşturayım. Ve için ismine components diyelim ve bunun içine aynı şekilde yazalım. Ben artık bu tasarımı buraya yapmak istiyorum. Şimdi normal exit kurs sayfasına geldik. Şöyle bakalım. Evet, direkt bu sayfa teacher'a geldiğim zaman direkt analitiğin olduğu sayfa gelsin ki ve bu da işaretli şekilde gelsin ki ben burada direkt sayfanın grafiklerini direkt bu sayfada göstermiş olayım ve yeni bir sayfaya yapmamış olalım. Bunun için hemen şöyle component klasörüme geliyorum. Bir tane data kart .tsx diyeceğim. Şu şekilde bir yapı kullanacağım. Rafce diyelim. Data kart diyelim. Tamam. Şimdi bu arkadaşın birkaç tane değeri olacak. Hemen onları gelip tanımlayalım. Diyelim ki interface data, evet, bunlardan bir tane değer olarak value değeri olsun istiyorum ve number olsun. Daha sonra label değeri olsun, string olsun ve should format diye bir tane şey yazalım. Bunu belki kullanmaya da bilirim. O yüzden şunun yanına şunu da ekleyelim. Duruma göre bakacağız. Bu yazmış olduğum bu özellikler grafiklerden gelen özellikler, o yüzden dolayı direkt bu şekilde şimdilik yazıyorum. Duruma göre zaten birazdan kullanacağız. Bunları hemen şöyle geldim ekledim. Şimdi ben burada daha önceden yüklemiş olduğum kart yapısını kullanacağım. UI kartla birlikte direkt bu arkadaşı kullanabiliriz. Hatta Shotgun'ın sitesine gelip buradan hazır kartlardan bir tanesini hiç uğraşmadan da direkt alabiliriz. Şu şekilde bir kartı direkt alıp kendime göre de düzeltebilirim. Şu kartı olmazsa direkt gelip kopyalayayım, kendime göre düzelteyim ya da daha basit bir kart var mı gözükmüyor. Ya da şöyle yapalım, hiç karıştırmayalım. Kart header, kart header'ın içine kart title, sonra header'dan sonra kart content. Tamam. Bu şekilde olacak. Şimdi title içine hemen bir tane yukarıda yazmış olduğumuz label'ımızı ekleyelim. Bu kart header'a bir class name vesaire bir şeyler verebiliriz. Flex row item center diyelim. Padding bottom 2 diyelim, bir de bu şekilde olsun. Duruma göre başka şeyler ekleriz. Şimdi gelelim kart content kısmına. Buraya bir tane div açalım. Ve burada da şunu ekleyelim biz. Diyelim ki should format price ve burada value değeri ve value ya da value değeri diyerek bunu bu şekilde yazalım. Şuradaki şu arkadaşa da text'ine senin 3x large diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi ben bu data kartı gelip yine aynı şekilde burada kullanacağım. Bunun için şöyle yapalım hemen. Diyelim ki div class name padding 6 diyelim yine. Div class name grid calls 1 mdd grid calls 2 diyelim ve gap 2 işte margin bottom 5 var mıydı? Tamam, 5 diyelim. Tamam. Sonra tekrar gelelim data kart diyelim. Evet, data kartın değerlerini teker teker dolduralım. Label değeri için total diyelim. Daha sonra buraya bir value değeri gireceğim. Bunlar için bir hesaplama vesaire bir şeyler yapmam lazım. Ben daha önce zaten yazmış olduğum const şöyle yapalım. Öncelikle kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı? Bununla ilgili direkt yine aynı şekilde şu arkadaşları şöyle yazayım. Redirect'in kütüphanesini yükleyeyim. Daha sonra burada hemen tekrar gelelim. Diyelim ki const süslü parantez eşittir
await get analytic diyelim ve buraya user id'mi ekleyeyim. Bunun içinde gelen 3 tane değer var. Bu 3 tane değere göre de bu data kartlarımızı zaten çalıştıracağım. Diyelim ki total revenue diyelim. Ve bunda should format olsun diyelim. Sonra tekrar gelelim. Burada bir tane daha data kart ekleyelim. Yine aynı şekilde label total sales diyelim buna. Evet, tekrar gelelim. Value total sales değeri gelsin. Should be format olmasın. Tamam, bu şekilde olsun. Bir hatamız varsa daha sonra gelip düzeltelim. Burada bunu kullandığım için otomatikman buraya da ASYNC eklemem gerekiyor. Hatamız ondan kaynaklıdır. Evet. Bakalım ne oldu ve bitti. Evet, şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bir yapı geldi. Total sales ve total 1 şeklinde. Şöyle yapalım. Total price diyelim. Şuradaki şu yazıyı da düzgün yazalım. Total sales, tamam. Şöyle olsun. Tamam. Bu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Şimdi buraya artık ne yapacağız? Bir tane dediğimiz gibi chart ekleyeceğiz. Zaten yükleme işlemini yapmıştık. Hemen buraya tekrar geliyorum. New file chart.tsx diyeceğim. Rafçı diyeceğim ve bu arkadaşı doldurmaya çalışacağım. Şimdi bu arkadaşın öncelikle bir tane şöyle interface olsun. Daha sonra diyelim ki chart props diyelim. Hatta şunların baş harflerini de büyük yapsam daha mantıklı olacak. Şöyle yapalım. Tamam. Bulmam kolay olsun diye. Daha sonra data name evet, bunlar birden fazla olabilir. Şu şekilde söyleyelim. Daha sonra bu interface'leri yine buraya ekleyelim. Ops. Evet. Tamam. Tipimiz vesaire bu şekilde söyledik. Şimdi ben burada yine bir kart yapısı istiyorum. O yüzden dolayı şu divleri şuradan şöyle bir sileyim. Şöyle sadece bir tane kart yazayım ve aç kapat yapayım. Daha sonra ben burada yazmak istediğim şeyi aslına bakarsanız şuradan kopyalayarak artık gideceğim. Bunlardan herhangi bir tanesini, istediğiniz bir tanesini isteğinize göre ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bunların kütüphaneleri vesaire var. Birazcık değiştirerek oynama gerekebilir. Şunlardan şöyle bir tanesini mesela gelip kopyalayayım. Evet, şöyle tamamını gelip kopyalayacağım. Ve bu arkadaşların bir de kütüphaneleri var tabii ki. Bunları da yine aynı şekilde alıp kendime göre benim bunları da değiştirmem gerekiyor. Evet, şunları da şöyle alalım. Buraya kadar böyle dursun bakalım. Şimdi aynı şekilde gelelim. Burada page sayfasında bu chart'ı çağıralım hemen. Diyelim ki chart ve bunun data özelliğine de bakalım burada ne gibi bir verimiz var. Buradaki şu data özelliğimizi ne yapacağız? Geleceğiz, söyleyeceğiz. Evet, bakalım ne oldu ne bitti. Evet. Super expiration must be either for bilmem bir şeyler söyledi. Hemen şöyle bir bakalım. Büyük bir ihtimal şuradaki şu değerlerden birkaçı ile ilgili bir sorun olmuş olabilir. Şöyle yapalım. Şunları şöyle sileyim bakalım. Ya da bunu silelim bakalım. Nereye kadar gelecek, nereye kadar gelmeyecek. Görebilmeye çalışayım. Olmazsa zaten evet, bakalım. Bu şekilde yani hiçbir şey çalışmadı şu an. Mantıken şöyle tekrar gelip bir daha bir bakalım. Şöyle yapalım, tekrar geleyim ben yine bu chartlardan bir tanesini yine aynı şekilde gelip kullanacağım. Şimdi şöyle şunlardan bir tanesini dediğim gibi aynı şekilde gelip kullanayım. Yukarıda kütüphaneleri vesaire var.
Aslına bakarsanız unuttuğum bir şey var. Öncelikle onu yapacağım. Hemen şuraya tekrar geleceğim. Use silent yazacağım ve o yüzden dolayı hata alıyorduk. Şimdi büyük bir ihtimal bir hata almayacağız ama bir verimiz yok. Şimdi şöyle yapalım hemen. Tekrar buraya doğru geleyim. Burada şu hide özelliğimiz var. Bu arkadaşı şöyle birazcık değiştireyim. Süslü parantez ve buna direkt şu şekilde bir değer gireyim. Şu şekilde verilere geldi. Şimdi benim tek bir tane alanım var. O yüzden iki tane olduğu için bana birazcık problem yaratıyor olabilir. Teke çevirmiş olayım ve şuradaki data key kısmını table yok total yapmam gerekiyor. Neden total yapıyorum? Çünkü ben burada bu analitikte data ile ilgili verileri çekerken ne değerleri kullandıysam bunları yine kullanmak zorundayım. Yani name'i kullanabilirim, totali kullanabilirim. Başka bir şey kullanamam. O yüzden dolayı bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Sonra tekrar şöyle tasarımımızın olduğu yere gelelim. Şimdi şuradaki şu arkadaşlara vesaire aslında pek fazla ihtiyacımız yok. Otomatik gelebilir. Marjine vesaire de ihtiyacımız yok. Duruma göre kendimize göre değiştirebiliriz. Şimdi şu data key kısmına zaten name diyor. Name kısmı nerede? Evet şöyle bakın üzerine geldiğim zaman yazı geliyor. Güzel duruyor. Birazcık bu arkadaşları duruma göre dediğim gibi düzeltebiliriz. Şunu yapabiliriz. Şuradaki şu y aksisle de birazcık oynayabiliriz. Renklerini vesaire değiştirebiliriz. Ben başka bir tasarımdan yine şu şekilde direkt gelip kopyalayayım. Evet çok bir şey olmadı. Ya da olduysa da ben göremedim. Tekrar şöyle bir bakayım. Evet pek bir şey yok. Tamam geri alıyorum ben bunu. Hiç karıştırmayacağım. Değişen bir şey yok. Tooltip vesaire diyor. Tooltip kullanıyor muyum acaba? Nerede kullanıyorum ya da bilmiyorum. Legend kullanıyor muyum? Bakalım. Evet şu aşağıda bir şeymiş Legend. Bakalım. Evet şurasıymış. Data key için direkt bunları söyledik. Renklerini vesaire değiştirmek istersek buradan değiştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Bu şekilde bir grafik yapmış olduk. Yeni bir tane bir şey daha eklediğimiz zaman bunun fiyatı vesaire değişecek ya da işte buna göre ne yapabiliriz? Yeni bir şeyler ekleyerek grafiğimizi güncelleyebiliriz. Şöyle yapalım. Bu grafiğimizin birazcık daha güzel durabilmesi için şu chart'ı şuradan şöyle sileyim. Şu dibin olduğu yere gelip tekrar ekleyeyim. Evet şöyle altında dursun. Yani tek parça olmasın. Bu şekilde bir şeyimiz oldu. Bir tane daha eklemiş olsam acaba nasıl gözükür? Bir de buna bakalım. Şundan şöyle geldim. Bir tane daha gelip kopyalıyorum user ID'den. Daha sonra add record şöyle yapıştıralım. Şuradan yeni bir kurs seçeyim. Evet bunu seçelim. Tamam save diyelim. Otomatik oluşturması lazım. Tamam tekrar gelip bakalım. Evet şu şekilde gösterdi. Bunun fiyatı ucuzdu sanırım. Bunun fiyatı pahalıydı o yüzden dolayı ne yaptı? Bana kurslara göre bunları teker teker göstermeye çalıştı. İsimlerle ilgili birazcık kayma vesaire bir şeyler oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden dolayı buradaki grafik tam istediğimiz gibi olmuyor. Data key name. Evet şu an şöyle baktığımızda sıkıntı yok. Bunlar hizal durmadığı için birazcık bunların tasarımlarıyla oynamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Yine ben şunu şöyle direkt deneyeceğim. Gerçi burası total bölümü. Name kısmı. Şöyle diğerlerinden bir tanesini birazcık kopyalayacağım yine. Bir deneyeceğim bakalım işe yarayacak mı? Evet yazıyı küçülttü vesaire ama tam istediğim gibi olmadı. Birazcık daha işte dediğim gibi bunlarla birazcık fazla uğraşılarak bu arkadaşlar düzeltilebilir aslında. Ya da şu an name alanını hiç yazdırmasak kaldırsam direkt şöyle dursun ya da kalsın. Bu şekilde bir bunları duruma göre birazcık daha uğraşarak düzeltebiliriz. Evet şu an için yapacaklarımız bu şekilde. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Geliştirmemi istediğim başka bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne bırakabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.